No nose blowing, because this is increase the air under and delay the healing. Ice pack 1 to 2 days. Go for surgery if entrapment muscle, oculocardiac reflex, heart rate decrease with eye movement. Facial hypoesthesia, sympathetic diplopia with minimal improvement over the time or large floor fracture, leading to the enophthalmos. Surgery is the most commonly performed if indicated after 1 to 2 weeks if indicated. Like this, there is the restriction as we see in the picture because the entrapment of the muscle inferior rectus. Define hyphemia. Hyphemia is the blood in the AC. The anterior chamber usually results due to blunt trauma, projectile or penetrating trauma, but can be spontaneously, as in juveniles and the granuloma. Commonly in the pediatric population, sign, symptom, pain, decreased vision, and irregular pupil. Clinical grading from 1 to 4 according to the level of the blood in the AC. Complications: secondary hemorrhage, rebleeding, high risk in the first 5 days, and high rate in young children, and cerebrohypemia. Corneal blood vessel stain, anterior, posterior synechiae, optic atrophy. Prognosis outcome: the lower the grade of the hyphemia, the better the prognosis. Management of the hyphemia: complete bed rest, risk of hospitalization or outpatient. Most important is bed rest. Risk of the bleeding, grading of the hyphemia according to all this control. Treat the patient as hospitalization or as outpatient. Elevate the head 30 to 45 degree. Eye shield to prevent the wrapping of the eye. Pain control, avoid antiplatelet effect, certain NSAIDs. Topical psychologic: atropine, atropamide, reduce the ciliary muscle spasm and dilated of the iris to decrease the rebleeding risk. Topical maybe need drugs to decrease IOP, and topical or systemic steroid to decrease associated iritis and development of the synechiae. As this picture of the hyphemia, blood in the AC. Okay, retrobulbar hemorrhage. As we know, retrobulbar from the most important and cases presented to the emergency can result in the rapid elevation of the orbital pressure because of the orbit is a relatively closed compartment. Untreated orbital compartment syndrome may result in the optic nerve ischemia and irreversible vision loss and less than 90 minutes. This is maybe spontaneous or traumatic. Sign, symptom: pain, decreased vision, diplopia, globoptosis, and lid ecchymosis and tightness, and subconjunctival hemorrhage all over 36 degree, with ecchymosis and limited muscle motility and increased IOP. Decreased visual acuity and people response, positive rapid treatment, lateral cathetomy and catholysis, or maybe can you give hypertonic saline 20%, 20 milli slowly over 20 minutes. Like this, retrobulbar hemorrhage. Okay, iridodialysis, separation of the iris may be result from the trauma to the eye, blunt trauma. Separation of the iris from its root due to blunt trauma. Or maybe the result of the trauma is ectopia lentis, subluxated of the lens from its normal position, maybe downward or in the anterior chamber according to the mechanism of trauma. Optic nerve avulsion, which is very rare to happen. Partial or complete avulsion of the optic nerve as a result of the trauma that lead to the sudden extreme rotation of the globe or sudden anterior displacement of the globe. Retinal detachment is immediately post-traumatic or maybe delay up to several months. Separation of the neurosensory retina from its base. Rupture of the globe may be a result from the trauma. Full thickness laceration of the globe as a result of the trauma that may be within blunt or penetrating or perforating object. Can be corneal scleral or combined corneal scleral. Symptom: pain, greatly decrease in the vision, diplopia. Sign: low IOP, teardrop pupil, prolapsed iris, hyphemia,
maybe with normal or high IOP, 360-degree subconjunctival hemorrhage all over. Management: if suspected rupture, minimize manipulation of the globe and apply the protective eye shield. CT orbital or brain axial coronal with thin cut, coronal thin cut to evaluate for the intraocular foreign body. And keep patient NPO in order to prepare for the surgery under GA. IV antibiotic to cover, especially in the children, and antiemetic pain medication, surgical repair is the definite treatment. This is rupture of the eye, like this picture presented to our hospital. Okay. The most important, again, ocular chemical burn. Being irrigation immediately before complete history and examination. We must directly start it by irrigation, especially if alkaline, because alkaline is more detergent than acidic. Alkaline burn are worse than acidic burn. Acidic burn lead to coagulative necrosis, denaturation of the tissue protein, act as a barrier to prevent further diffusion and further penetration for the acid as battery fluid and chemistry lab solution. Alkaline liquefative necrosis don't denature tissue protein, tend to penetrate deep in the eye, like cement cleaner, drain cleaner, fertilize, any other alkaline burn, because they contain sodium hydroxide. Clinical finding: conjunctival hyperemia, blanching. The latter has bad prognosis and indicate severe ischemia, hemosis, corneal epithelial erosion, and corneal haziness and edema, and severe corneal opacification, limited ischemia all over. Complication: corneal melting, severe corneal and conjunctival scarring, uveitis, glaucoma, and maybe lead to the loss of the vision in this eye, like this chemical injury, which is very dangerous. Ocular chemical burn, continued management: immediate irrigation with normal saline or lactic ringer or ringer lactate for at least 30 minutes until the pH is normalized, maybe require up to 8 liters. Do before checking VA or hospital or a history or an examination or fluorescein, and recheck pH 5 minutes later in order to be sure that his pH is normalized. After irrigation, check the visual acuity and complete the examination. Treatment: give any ointment like erythromycin 1 to 2 hours with cycloplegic atropine, and may need IOP lowering or steroid. Eye infection in ophthalmic lectrum is conjunctivitis within the first month of the life. Common causes is chlamydia, and this is from the cases presented to the emergency because it's a small baby and her parent is very fair, like chlamydia, trachomatis, and staphylococcus, strep, Neisseria, gonorrhea, and herpes. Sign: purulent gonococcal and or mucopurulent discharge, conjunctival injected, and eye edema, chemosis. Management: conjunctival scrubbing for gram-positive and stain, chlamydia antibiotic test, culture, blood and chocolate agar, and viral culture for them. Treatment with topical antibiotic, eye drop, and or ointment, and guided by the result of the gram and negative. If chlamydia trachomatis, treat with the systemic erythromycin, and since pneumonitis and otitis media can coexist with the erythromycin ointment 4 times per day. Acute conjunctivitis, the last, maybe viral, chemical, bacterial conjunctivitis, mucopurulent discharge, viral watery discharge. Treat as bacterial, topical antibiotic, and expectation is the gonococcal, which is require systemic antibiotic and topical drop. Viral supportive treatment with cold compressor and artificial tears, which is highly contagious for 1 up to 10 days. So we must be careful with the deal with this patient with the virus because it's highly contagious. Cellulitis. Cellulitis may be preseptal or orbital cellulitis. Common organism: staph aureus, staph epidermidis, or strep pyogenes, and Haemophilus influenza. Preseptal cellulitis involve soft tissue of the eyelid and preorbital tissue anterior to the
orbital septum. Patient presented with erythema, swelling, tenderness, eyelid, and surrounding preorbital area. Orbital cellulitis, more serious infection, involved extension of the infection posterior to the orbital septum, which is more danger than preseptal. And the risk, it's danger due to the risk of the cavernous sinus thrombosis, and meaning that's brain abscess. Proptosis and ophthalmoplegia, decreased vision, significant pain on the eye movement, and abnormal pupil, and decrease in the vision and the color vision defect. Like this, orbital cellulitis picture. Treatment of the cellulitis: mild preseptal cellulitis, oral antibiotic may be enough. Severe preseptal or orbital cellulitis, you must admit the patient and start on the IV antibiotic with a broad spectrum until the infectious agent is identified. Can add a topical antibiotic ointment. So we must ENT consultate if the sinusitis or mucopurulent, and if the patient is immunocompromised, consider mucormycosis and severe fungal infection with a black Yards sign in the nose or roof of the mouth. Immediate surgical debridement and antifungal treatment. Thank you for attention. Thank you. Thank you very much, Dr. Hisham, for your presentation. All the questions, it will be after the finishing of the session. We are, as emergency physician, really we are looking to deal with these cases in ophthalmology. With the pleasure to introduce our next speaker, Major Dr. Arij. She is family medicine specialist, training fellowship in community medicine, master degree, working as representative of infectious disease at the Royal Medical Services. She will talk about public health emergencies in our Royal Medical Services. Please, Dr. Arij. Good evening, everybody. Thank you, Dr. Ahmed, for introducing me at this sweetie way. And also thanks for organizing committee for kindly invitation to me. And I'm really so happy and proud to be here with you today as a guest speaker. Today I'm going to talk about public health emerging disease, and I will give more details or focus on one disease of it, which is seasonal flu. And really I have chosen really flu, this topic, because you know influenza familial, okay. I have chosen this topic because you know, influenza familial for all of us, and it's constantly re-emerging disease because it's, as we know, it has genetic variation and rapid adaptation, which allow virus to serve up new strains each cold and flu season. And that occurs because immune system or our body is not primed to fight. Let's start. First, we must differentiate it between, both of it are epidemiological terms, which is emerging and re-emerging disease. Emerging disease defines as disease that haven't really appeared in a population or have existed, but are rapidly increased in incidence or geographic range. And the most important example, it's a COVID-19 of emerging disease. About re-emerging disease, we can define it as diseases that reappear after they have been on a significant decline, or re-emergence may happen because of breakdown in the public health measures for disease that were once under control. And the most important example for it nowadays, which is cholera. Cholera in most Middle East countries and all over the world, we can see more cases of cholera, but now in the Syria we have epidemics of cholera.
cholera. And what we mean by epidemics, it's also epidemiological terms. It's occurrence of disease in normal of expectancy. And all the countries around Syria or had refugees from Syria now prepare new guidelines to control these cases if we have more cases in our country. They can also happen when new strains of unknown disease-causing organisms appear. I will give more details about influenza, seasonal flu. It's RNA enveloped virus. It's related to family called Orthomyxoviridie. It's very, very, very small. This picture, it's under microscope. It's about 80 to 200 nanometers. We have more than 400 types of viruses, but we will focus mainly on the 3 types, A, B, and C. And about the B and C, we have not genetic mutation over it. More the mutation we can see with the strain A. So also we will focus on the serotype A. About the A, it have something which is called glycoproteins over the surface of the virus. Glycoprotein antigens, which is called H and N. H refer to hemagglutinin and N refer to the neuroaminidase. These pictures give us more details about how these glycoproteins present on the outer surface of the virus. And if we have any genetic mutations, it will be happen at these glycoproteins. In the influenza, how its mutation or that mutation happen? It through something which is called antigenic shift and drift. What we mean by antigenic drift and shift, at what's the main differences between it? About the antigenic drift, it's a slow change, it's a slow change, and the main difference between the antigenic shift and drift, it's a slow change in the viral genes due to replicating error or random mutations result in the new virus strain, and that's what happened with seasonal flu every year. But about shift, it's rapid and large antigenic change in a virus and requires at least, we need 2 different types or serotypes or strains to combine to form a new viral serotypes. Also, we have another name for it, which is called phenotyping change. And the most familiar example of us, what happened in the swine flu, H1N1 and H5N1. Let's give more details about influenza flu. Why it's important? Because we have every year about 9 to 41 million cases. And despite how common is it, it's a serious disease. And every year we have 450,000 deaths and about 650,000 hospitalization occur in all age groups because of it. We have high-risk group. We can see the more number of deaths in this high-risk group. Healthy children can die from the flu. The younger the child is the higher risk for serious flu complication. And this complication we can see in this high-risk group, which is older age than 60, younger age than 2 years, and if it's neonates, also we can see more complication with it. Also, any immunocompromised patient due to any cause, they are on the chemo. On the chemoprophylaxis drugs. Also patients with a chronic disease such as hypertension and DM for long period. They will suffer more if we have influenza flu, seasonal flu. So when we give vaccine and talk about the flu vaccine, we will focus on this high-risk group. Young children are at high risk for serious flu complications such as secondary bacterial pneumonia, ear and sinus infections, and also dehydration.
Now let's give you some information about seasonal flu. As we know, seasonal flu incubation period about an average from 5 to 7 days and average about 4 days. We have symptoms appear about 2 days before the patient will be infectious to others about 2 days before appearance of sign and symptoms. And about sign and symptoms, all of us are familiar with it, which is general weakness, headache, low back pain, also low-grade fevers, and بالإضافة اللي هي عندنا اللي هي respiratory symptoms such as productive cough. About the treatment of it, as we know, antibiotic is not effective for treat because it's viral, so we use antiviral. And the most important prophylaxis measures, which is اللي راح talk about اللي هو vaccine, flu seasonal flu vaccine. Mainly we have 3 types of the vaccine. Contains اللي هي عندنا أول شيء the first weakened pathogens اللي هي life attenuated, which we called life attenuated vaccine, and inactivated, or which we called inactivated vaccine or killed vaccine. It's the same pathogen. It can't make us sick. And also we have, if we have made the vaccine from subunits of the virus, which is a smaller part of pathogen like an antigens. What's the main differences between 3 types? A life attenuated vaccine, it give us something which is called lifelong immunity. So in the future we don't need extra or booster doses of the vaccine. But about inactivated, we still need more doses and booster doses of the vaccine because it doesn't give us lifelong immunity. And about اللي هي subunit like طبعا اللي هو الانجريكس or hepatitis B vaccine, the most example of it. Life attenuated, the most example of it, which is the mumps, measles and rubella vaccine. And the inactivated اللي هو seasonal flu vaccine, example of it. All vaccine mechanism of actions contains antigens which trigger the immune system to create specific antibodies, which is we called memory antibodies, and it will give a signal for pathogen destruction in the future. What's the benefits of the vaccines? It provides us protection from pathogens which can kill or make you sick. Also, we use this to control and eradication of once common pathogens like polio, smallpox. Polio, it's one of the re-emerging disease. It stops outbreaks and global epidemics, and that's what will happen with the COVID-19. The COVID vaccine, it have a great role to stop outbreaks and the global epidemics. About the risks and challenges, we must know about the vaccine. We must know no medicine is 100% effective. So people can sometimes still catch the pathogen, but this is very, very, very rare. Side effects, maybe we have side effects, and we can classify it into local and systematic side effects. Local side effects such as swellings and fevers. And also we have the most dangerous side effects, but also it's very rare, which is anaphylactic shock, and it's need emergency. Not all pathogens have a vaccine. For example, still now malaria, it doesn't have specific vaccine for it. The benefits overweigh the risks, so vaccines are given to people. We must give it. And also scientists work to make and improve vaccines. We will give more details about the flu vaccine. Who should get vaccinated? As I said, mainly focus on the high-risk groups. Who are high-risk groups? Everyone, we can give it for everyone 6 months and old. We have mainly 2 types of the vaccines. We have injectable one and nasal spray one, and I will discuss, give more details about the main differences between them. About that اللي هو هون بحكي I'll talk about shot flu vaccines. Who should get vaccinated? Everyone 6 months and older can receive it, especially individual at high risk of developing flu-related complications, and or if you live with or care for people with high risk for developing flu-related complication, or if you are medical staff, so especially in emergency rooms, so you are always in close contact or direct contact with patient, maybe they are flu patients.
What's the absolute and relative contraindication for the vaccine who should not get vaccinated? People who have severe allergy to chicken eggs, and because the vaccine is prepared at chick embryo, anyone who had known allergy to chicken pox, it's absolute contraindicated. So we must take a good history from the patient before give him vaccine. People who had a severe reaction to the vaccine in the past, people who developed Guillain-Barré syndrome after prior dose of the flu vaccines, and people with moderate or severe illness. People with moderate or severe illness, it's relative contraindication. We will wait until the patient gets well, and after that, give him the vaccine. About the nasal spray, الshot, injectable vaccine, it does about 0.5 ml. We can receive it IM, and as we said, it's given to the age from 6 months to the 65 years, and its type of it's inactivated or killed. But about nasal spray, we are in Jordan, we don't have just injectable type, we don't have nasal spray, nasal spray vaccine. Nasal spray vaccine, it's life attenuated vaccine, so any absolute contraindication to any life attenuated vaccine should not receive the vaccine. And about nasal spray vaccine, اللي هم بياخدوا healthy people aged from 2 years up to 49 are eligible for this type of the vaccine, and absolute contraindication for it, they should get the flu shot instead. Adults 50 years of age and older, or children from 6 through 23 months of the age, children younger than 5 years with any of this condition, asthma or one or more of episodes of wheezing within past years, the pregnant lady, because as I said, it's life attenuated. Injectable, it's safe for pregnant lady at any stage of the pregnancy. She can receive it from the first stage, from the first trimester of the pregnancy. People who have certain long-term health problems, muscle nerve disorders or weakened immune system. Also anyone in close contact with someone whose immune system is so weak, because it's, I said, life attenuated and they require care in the protected environment. Also children or adolescents on long-term aspirin treatment. Does the shot cause the flu? It's the most common questions we received from the patient. The answer, no, the flu vaccine doesn't cause the flu. Maybe it causes flu-like symptoms, but it's not a flu. The viruses in the vaccine are weakened, as we said, it's attenuated or killed, inactivated, so the shot and the nasal spray won't cause you to get the flu. The vaccine will prompt your body to develop the antibodies necessary to fight, and it's the mechanism of action, as we said, of the influenza viruses, and a slight reaction to the shot, such as soreness, redness, hotness at the site of the injection, and maybe we have mild muscle or fever may occur. Thank you for listening. Thank you, Dr. Arich, for your nice lecture. All the questions, as I said before, at the end of the session. With the pleasure to introduce our last speaker today, Dr. Attar Ali Mahmoud. He is consultant of emergency medicine, clinical lecturer, University Melbourne, director advanced life support in Australian Resuscitation Council, emergency medical service trauma, advanced trauma life support instructor, stream lead clinical service of clinical governments, and also Australian of emergency medicine. He will talk about transformate scenario planning in healthcare. Previous page, it's laser, but old push. Okay, that's it.
Good evening, everyone, and it's an absolute pleasure to be here today, and thank you very much. Merhaba, that's the only word I learned from the taxi driver, so apologies and forgive me for that. I'm not learning more of Turkish. Transformative scenario planning. Transformative scenario planning, so what exactly is this? It's actually a very complex social technology that kind of uses all the existing social models which actually kind of use for change management in our healthcare system, but using various combinations of it. It's about a transformative leadership. It's about transformative facilitation where we actually bring people together to bring this change. It's a diagnostication tool. When we are actually stuck in a situation, it's actually kind of, it works. We'll go through that later. So, unfortunately, with the kind of growing demands for the healthcare systems and our kind of limited resources, we are faced with the change management all the time. So when we actually have this systems change, processes change, or whatever that's happening, we either actually faced with this choice. Either we actually accept it, adapt to the situation, or we challenge the situation to change it. Unfortunately, there's not much room to say, I don't want to change, because then perhaps we may not be part of the system anymore. I found this maxim very helpful at times to me. Niebuhr was an American theologist of the 19th century. And he said, Lord, grant me the serenity to accept the things that I cannot change, the courage to change the things I can, and the wisdom to know the difference. The last line, I always look back to it. I want to know which I cannot change and which I can change. So today's talk, what we're going to talk about is, we're just going to talk about a bit of historical perspective about where this transformative scenario planning process actually has come in. We'll give a bit of introduction about how change management happened that you must all have faced in your institution, in your hospital, in your health service, in your country. We'll talk about my story, that the grandparents' health, we kind of took a major endeavor there, and how we use this technology, these systems in our health service. And we do a bit of more delve into the principles of transformative scenario planning. Thanks to Adam Kahan. Adam Kahan done a lot of work, and he's one of the pioneers actually establishing transformative scenario planning. Adam Kahan, he used to kind of work first in the scenario planning division of Royal Dutch Shell Company. So Royal Dutch Shell Company was the 7th largest oil producing company at the time, and they had this division. This division of team would actually write different scenarios. So what would happen? What could happen? What may happen? And they would write these scenarios across globally, across regions, governments, political, geopolitical, wars. But their interest was, if something happens, what do we need to do? Their interest was money. And they also say that their interest had environmental impacts and all. Kahan worked in this division for about 2 decades. And he did not stumble across, he did stumble on the transformative process. It's purely by an accident. He was invited to Montfleur scenario planning meeting. This is the transitioning of South African post-apartheid government into the new government, into the newer systems. There was a lot of conflict, the conflict between the government, conflict between the rebels, the unionists, civil societies,
everybody had a different vision for how they want the change to happen, how they want the country to change. And there was a very famous joke at that time in South Africa. We are faced with only two options, a practical option and a miraculous option. A practical option is we all kneel down and pray to some angels come and take our problems away. And that was the practical option. Whereas the miraculous option was we all sit together and work and bring this change forward, and that was miraculous. So Kahan stumbled upon Mount Fleur, and then what he noticed that has changed, that has actually developed into transformative scenario planning process. He kind of worked after that in the Colombian transition, Guatemalan transition. He worked in Ethiopian the conflict management. So initially it went on to the high conflict zones, then it actually came to some civil society movements, health movements. There's a lot over the next 2 decades. He has worked a lot, and if any of you interested, these 2 books would be very, very useful. I refer still often to these books. And it gives me always kind of a bit more insight about certain things. When I'm stuck, I don't know how I'm actually bringing this change. So what the Australasian College of Emergency Medicine did is they took Kahan's work, saying it's been applied in societies, it's applied in various big institutions, it's applied in the country transitioning. Why can't we use that in our healthcare? And they developed this changing module, leading change module. And I was fortunate enough to be the part of that module. That led to a second opportunity that we worked on that, to use those kind of principles into my next major project. So conventionally, whenever we are actually talking about change, we actually see these 2 models. Institutions, generally hospitals follow this longitudinal facilitation model. Once, because we don't have time, say what happens? The bosses decide that we have the right answer. They say we need to agree. We know the way forward, and we will decide, and we must fix this. With longitudinal facilitation, it's much coordinated. It could be cohesive because everybody in the organization knows that I have to follow. I don't have a choice. So this could be quite rigid, and it may not give you much opportunity to think laterally, saying, hey, we could do something else. Whereas most of the social change the conventional process uses is the horizontal facilitation. In horizontal facilitation, when the organization says, we have the right answer, the people say, we each have our own answer. We need to agree. And the people say, we each need to keep moving. They say, we'll each find our own way. We each decide for ourselves what we need. We must each put our houses together so that for change to happen. The problem with this is it could be too lateral. Sometimes containing could be quite difficult. In transformative facilitation, what happened is we're going to move the facilitator. That's a sign of leadership. They move forwards and backwards, stop, iterate, go backwards, go forwards. So they use various types, various decisions, and using this various combination, it's most like a spiral thing. The beauty of transformative scenario planning and the transformative facilitation is we don't push change. We bring people together. We kind of take the blocks away
remove the blocks, and the results from the change happens. It's like actually removing the boulders from the mountains so that the streams flow. It's done, but it's done, there is an art to it. So when does it work? Whenever we find our situation is unacceptable, unstable, and unsustainable. Pretty much that's the state of emergency medicine services or emergency department across the world. We are overwhelmed, and this is the situation we are facing. This also gives one more concept. When people realize that we cannot change by ourselves, or my mates, I need to go across the aisle. And they also realize we cannot change our situation directly. That's when the transformative scenario planning works. So how we use these principles at my place. We are the tiniest state in Australia. For some reason, we have over 190 health services in this tiniest state. And you can imagine what happens. Each health service has to have its own compliance, its own governance structure, its own employment systems. That's a lot. There's a lot of duplication. And that kind of is giving a bit of big problem for us to kind of recruit people into smaller health services, because everybody wants to be in Melbourne. So this is kind of a detailed map, and I'd just kind of like to point out, so I work at this place called Ballarat, which is about an hour from northwest of Melbourne, and we are the second largest regional receiving unit. So we were faced the task that we take this region. That's a huge region. Okay, please do not compare Australian population to the size with any European nations, because our population size is a lot smaller than for our geographical areas. So the 4 health services, which is the Ballarat Health Services, was where I'm primarily based, and we were actually had to bring another 3 health services under a single entity of Grampians Health. Just a 2020 snapshot that actually when we looked into our service, that was the population in the first column, and then the second column actually talks about how much admission rates that we had. So what are the service challenges we were getting? The Wimmera Health Group, which is our second biggest hospital in there, we almost spend about 10 million for the year on locums. And there was issues with actually having these people consistency in providing the care. Whereas the smaller hospitals, which is the Eden Hope and the Stall, we actually seen there's a less public engagement there. The public did not have trust because of, again, the staffing issues and all other. As a result, we were kind of underutilizing those capacities there. Whereas at Ballarat, our surgical wait list gone up by 12%. Our bed occupancy was almost kind of 90. We were running at 90 to 95% bed occupancy per day. And we all have noticed our population is getting older. So we had to do something about it. Okay, we realized if we bring all these health services together, there are a few things we can achieve. There's a local community access, so the people actually don't have to travel for long distances.
We want to kind of build some strength and some capacities. As a bigger organizations, perhaps we would be able to do that. We want to deliver a more effective healthcare system. And plus, we want to have that community engagement that they don't have to travel 100 Ks down the line to kind of just accept the same cases. So whenever we actually face with change, this is the behavior change paradigm. What happens when there is a drive to change is very high, and also there is enough support for the change to happen, that change in behavior can happen. If there is any mismatch, unfortunately, this change doesn't happen. So we had to form kind of a massive project team. I don't want to dwell into much into that. And I was leading the clinical services and governance structure of this team. So we have to make one governance structure, we have to make one clinical services plan. And there are a lot of factors, a lot of players in this. And the biggest thing what happened, the smaller units felt threatened, saying, oh, we're going to be actually, the big guy is going to come and tell us what to do, because they are from a bigger unit. And the other hospital which was struggling, they were just taking anything we would say as threatened. And the people from the main hospital were saying, oh, some more additional work for us. So we approached them by making 10 clinical divisions initially. However, once we started kind of working them, we realized the pharmacy services did not want to be part of it because they did not identify themselves as the part of the diagnostic group, which is fair enough. So we had to actually create an 11th division, and then we worked with the scenario planning process with each of these services. You have 5 minutes, Dr. Attar. Thank you. So what happens in the transformative scenario planning process? It's a 5-stage process. You want to start with co-initiating, co-sensing, co-presencing, co-creating, and co-evolving. The first step as a co-initiating is quite important. You want to kind of recruit people. The system-wide representation, you want to have as much wider group that you want to recruit. But there's few things that you want these guys to be. Before you recruiting them, have a bit of exercise, whether it will be individual level, whether it will be systems level, that what barriers you would come across. And when you have barriers, you always find some enablers as well. That will give a good opportunity to see who do you want. You want a whole team, whole system people. They have to be insightful, influential, interested people. And more importantly, you may notice that when you actually form this team, some people just don't want to be there. Some people come there just because they've been told to come. Some people have lost faith in the systems, that the systems will ever improve. Some people are burned out, they just don't have time. To bring these people, you need to actually kind of build a very strong container, not a physical container, but it's a form that they feel safe. They can come and tell anything they want. And you have to have some processes developed, how you want to kind of manage these people. You start with having a few people to start a convening team. Don't give more than 10. Probably 10 is a bit useful. And then you want to construct from that 10 members, you want to discuss with them, and you want to have a large team. So what we're going to do, we're actually kind of bringing people together who are influential, insightful, and interested for this change to happen, for the drive to happen. We want to give them the safety container
that they can express anything they want. Let's learn together. The role of facilitation here, the transformative leadership here is, it's quite important. You need to have this very fine balance. You want to be part of the group, because if you're not part of the group, the people don't get engaged with you. But equally, you have to be outside as well. So you want to draw a circle. You want to be inside the circle, and you want to be outside the circle. So outside the circle, so that they see you as a third party who's there to kind of brokerage a deal here. But they shouldn't actually see you as a threat either, because if you kind of give a lot of your expert knowledge, then people actually perceive as a threat. It's a bit of delicate balance. But the other thing about this facilitator plays is he or she plays a game, an inner game and an outer game. Outer game is, we want this change to happen. Whatever the change may be, I don't know, because I haven't actually unraveled the mystery. But I want to be. So the inner game is, that's when we call it a reflective inaction, that I do not have to do anything, but what I need to do so that I do not have to do anything. It's a very interesting concept of the reflective inaction. I would encourage you to read if this actually kind of philosophical concepts interest you. Once you bring these people, you listen to them. Let them tell their stories. Try, Dr. Attar, to finish in 1 minute, please. Okay, so sorry guys, I have to just kind of, so towards the end, once we actually kind of have listened to their stories, once we have actually found out what's happening, you start building some relations. Unfortunately, I had some couple of good examples, but I have to kind of let it go. So what we do is, once people have felt comfortable, they share their stories, there is a bit of relationship building up happening. That's when you actually get the strength. And the strength, actually, people open up more. There's trust building happening. At that time, you just ask people, okay, so tell what can happen, what should happen, or what might happen. The last stage, the fourth stage, is very important as a kind of facilitator. You module how this would do. So this is a likely scenario when the systems is moving slow to fast. So from the left side is the systems. And on the vertical axis, if you use people, moving slow to fast. The scenario one, what happens is, when people and systems move, so one is moving very fast, the people are moving very fast, or the process is moving very fast. But so like an organization saying, we need to do this very fast, but the people are not ready. That's a disastrous situation. That actually results in capsize. The second is a situation that where both the systems and people both move forward to bring this change. This is good. You want to capture this. But this cannot last long. People get tired, exhausted. The resources, resources we don't have. A scenario 3 can happen, which is portage. In portage, what's happening is everything is moving at a pace and adapting. And again, a scenario 4 is, they're both very slow. The people in the and the systems, they're both very slow. So really change doesn't happen. You look at these likely scenarios and use 2 different analogies here. So you want to kind of start kind of a
adaptive process. So if this happens, what I need to do. Whereas you look at a transformative process, in transformative process you say, hey, this is the possibility, which one I want. Which one is in my best interest? But once I know which one is my best interest, I want to write that scenario. So it's like, what are my threats if I want to achieve this? What are my weaknesses if I want to achieve this? How can I achieve this? You get your answers about the situation that you're stuck in. You remove the roadblocks. It gives you a very clear picture that lets you to act on it. So you transform your understandings, you transform the relationships, you transform your intentions. With all those transformations, you transform your actions and change your systems, change your situation. And you fly together. The flight of flamingos was actually the theme of Montfleur, going back to the same situation. Thank you very much. Thank you, Dr. Attar, for your amazing lectures. Now we are open the session for the questions. Any question, please? As usual, Professor Bahjat, please. Please give microphone to Professor. Thank you very much to all three speakers for their nice speech. I have a question for Dr. Hisham and one for Arish, and a comment for you, Dr. Akhtar Ali Mohammed. To me, in emergency department, the most difficult physical examination of the patient is ocular emergencies. For example, I am working in emergency department since 23 years. 2 years as GP, 4 as residents, and the remaining as physicians. But I'm still afraid to examine a patient with ocular emergency because it involves a very small area, and there are so many different disease. So really, as I said, I'm working in EDs since 23 years, but it is a scare for me. Do you have any suggestion for me to be much more better to examine the patient and care and do their management? And please let me finish the question. And one question for Dr. Arish. In your third slide, you mentioned we have 450,000 deaths, annual deaths, and 650 hospitalization. According to this knowledge, the average of the mortality is over 70 for the hospitalized patients. Is it right? I might got wrong. Is it right? The average of the mortality in the hospitalization patients is about 76. This percentage, it's... Dr. Arish, Dr. Hisham, please be in the front of listening. Okay. You can come here, please. And for Dr. Ali, Akhtar Ali Mohammed, thank you very much. It is really very impressive, very interesting for me to listening such a lecture, and it is about transformative scenario planning. You mentioned about many things that are really, really very important for a success. I mean, you talk about the coordination. Okay, I think it would be better to have additions such as communication, a well communication, have communication, when to communicate, to whom to communicate. And also we may mention about the responsibility, sharing the responsibility. And also to accept the mistake. If anybody accepts the mistake, they can find a solution. Otherwise, never. They can. If I do not accept my mistakes, I cannot find any solutions. Then, and to
Always we mentioned about the self-protection. I think it is wrong. It should be a group or whole protection. We may mention about it, and changeable. Everybody should be prepared as changeable, change their mind, their skills, practice, and like this. And we may know about our limitation, knowing or aware about the limitation. Nobody is a hero alone. Nobody is here alone. So you shared and philosophy centers. I want to share one of my. There is a problem. You have a problem, and it needs a solution. If you have a solution, do not wait. Do it immediately. This is the first step. The second, you have problem, but there is no any solutions. There is no any solution. Please and please, do not hurt anybody and neither yourself. Thank you very much. No any question. Okay. First, thank you, Dr. Bahjat. The cases I speak in my lecture, we must manage by any doctor in the emergency, even by the GB doctor, because if there's cases presented to you to the emergency with chemical injury, acidic or alkaline, we must keep in mind first step irrigation before sent or before even sent to the ophthalmologist, or even before the ophthalmologist come to the emergency in order to examine the patient. This first message. Second message, we must keep in mind, maybe the patient is presented to the emergency after midnight. You must keep in mind everything, every step first. You must examine the eye. You must know this case is orbital cellulitis or retrobulbar cellulitis, retrobulbar hemorrhage. We must deal, because the time is very important. We don't delay up to the ophthalmologist come, because maybe this is affect the patient and maybe lost. If you try to examine the eye, maybe you manage the patient in proper way. But maybe you fear because it's a small area. No, this is wrong. You can deal even before the ophthalmologist come. According to from the history, take the history of the patient and try to examine the eye. If there's foreign body, we can remove by triangular swab or by anything. If there's trauma or rupture, we can under the good light, we can manage the patient and solve the problem before the ophthalmologist come, because the time is very important in these cases. Thank you. That's number are estimated from CDC, and the total number of deaths, it's among complicating cases. From complicating cases, not from all the number of all of total cases over the world. So it will be less than the world. You have any that else? No, I think, do we have time for Dr. Akhtar to share his story? Dr. Ahmed, do we have time for Akhtar to share his story? Yes. He has a story. Thank you. I think one of the things that is, as you said, mistake. Accept mistake. As an organization, as people, we need to learn to forgive people. We can't be holding people for mistakes. Mistakes happen. We all can make mistakes. So in a conducive environment and a good organization, you want to achieve this balance of power, balance of love with sense of justice. When this balance prevails in any organization, you have a much healthier staff, you have a much healthier organization. So forgiveness, we need to have incorporated into our systems. The second aspect is, as you said, that if you see that you have seen, if you know how to fix a problem, perhaps it could be the right approach in that situation, but not necessarily always. Because we again going back to that longitudinal model of command, we're saying, I know this, I have seen this, this will be done. But if you ask a story from a different person, that could be quite different. So yes,
there's no right or wrong answer. There's no hard and fast rule. We just kind of adapt. But again, how we are adapting, how we're getting that balance. And sorry, just remind me the last part of the question was. No, you had a story. You want to share a story, one of your stories. Oh, the story. Okay. So apologies if I'm taking a bit longer time. So when Kahan was actually working with the Colombians in the 2017, so when the Colombians were actually brought in, so they had the guerrillas, they had the military, they had the government, they had the academics, business people. And one of the priests got up and said, so how the relations got built up. The priest got up and said, I happened to go to this mass grave and I found bones mixed with adults and very young children. And I asked the forensic pathologist there, how did this happen? So this is a mass grave of pregnant women. The moment he said that, there was an absolute silence in that group. And that is your aha moment to bring these people together. And the same guerrilla said, we are here for this meeting because we don't have to do this again. So this is the art of transformative scenario planning, how you bring people together. Thank you. Any questions, please? Any more questions? Okay, thank you very much. At the end of the second day of our sessions, we wish you good luck and success. And tomorrow we will meet with another speakers. Professor Bashar, please. Okay, no. Thank you very much. Okay, time is very hot and we have only lotto bir çekilişimiz var. They wait for the lotto. Okay. Çekiliş yapıp öyle göndereceğiz. We have a sweep scare. Sweep scare. There are so many names written in the piece of the paper. And one person, I think Dr. Akhtar is going to get Take one person, please. What is the gift, Professor Bashar? I will say later. Okay, after name. So it's Apollon Ozan Döndü. Okay. Ozan Döndü. Ozan. Okay, I will extend the gift. Tiran sempozyumunu veya gelecek ilki kongre arasında seçim yap. Kayıt olarak. Hiç sevinmedin lan. Teşekkür ederim öncelikle. Gelecek kongreyi seçeyim ben. Okay, adam bilimsel ya. Tiran gideceğine okay. Choose for the next kongre. He's going to be full sponsor. No. Well done. Congratulations. Thank you. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim, sağ olun. Distinguished professors, esteemed participants, welcome to the 17th National Emergency Medicine, 8th International Critical Care, and 8th Intercontinental Emergency Medicine Congress. Now, I would like to invite you to the moment of silence to commemorate Mustafa Kemal Atatürk and his hero friends, the ones who fell for this country. Then the national anthem will follow.
Congress is another scientific feast with more than 50 associations from more than 40 countries. On this meaningful day, now I would like to invite Professor Paul Kivila, past president of the ASAP. Paul Kivela. Alkışlarla sahneye davet ediyoruz. Well, thank you very much. It's a pleasure and an honor to be back here in Turkey with my friends and you, my colleagues. Emergency medicine for the past 2 years, nearly 2 years, has faced an unprecedented worldwide pandemic. It's affected ourselves, our patients, our families, our communities, in a way that none of us could possibly foresee. It's an honor to be here with you today, to be with you, to share ideas once again face to face, without masks and with masks, but here again face to face, which I think is the most important thing. You know, a couple years ago, I always wait for this video and I smile every time because it's always a special video presentation. A couple years ago, I was portrayed as a cowboy. And you know, a cowboy is a good thing. A cowboy is self-sufficient. A cowboy is strong. A cowboy is a leader. And right now, you know, I appreciate the sentiments, but there is another cowboy leader here in the crowd that I want to bring up here right now. Dr. Bashar Kandar, where are you? Please come up here. And no conference, no group is without a great leader. And there needs, as we say in the United States, and especially Texas where I'm at, we need a sheriff in town to wrangle 30 countries of emergency physicians and all the emergency physicians. So there's nobody better that I can see that's the sheriff in town. And I hope you all agree. I think he wears that hat proud and well. And I hope he wears it a lot of times. Thank you very much. I look forward to seeing all of you here for the next several days. And it's an honor to be here again with you here, my very close friends from Turkey and around the world. Thank you again for having me. It's a pleasure and honor to be here with you. Thank you. Thank you, Paul Kivila.
Kivila for your opening remarks. Now I would like to invite Professor Srinath Kumar, past president of the Society for Emergency Medicine, India, SEMI. Srinath Kumar. Good evening, everybody. It's always a pleasure to be here in Turkey along with Professor Bashar Kanda. There is no words to express tonight that last 2 years how much we missed each other. And then every time when we come here, it's a great experience. It's just not only exchanging our ideas, but meeting the people and getting to know each other. And every year by year, you meet a lot of leaders across the world here in Turkey. It's always blessed to meet the tallest leader in emergency medicine in Turkey. There is no competition. He has come 3 times to our country, and it was always a pleasure to be with him in our country also. Many leaders we have met, many leaders are come, many leaders will go. But what we never forget is emergency medicine, which brings together all of us. I would request Professor Bashar Kanda to come onto the stage to receive a memento from India. And I also request my secretary, Dr. Saravana Kumar, Society for Emergency Medicine, to join and give away this memento, which is very particular. And you can see what it is. It's nothing but we had sent a SEMI, that is the Society for Emergency Medicine India, emblem to NASA, which was been taken all the way to Mars. And there we dedicated this to each and every emergency physician across the world. Thank you, Srinath Kumar, for your opening remarks. Now, I would like to invite Eric Review, co-chair of the pre-hospital section of USEM, co-chair of the Clinical Practice Committee of IFEM. Donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à
Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Eric Rewe alkışlarla sahneye davet ediyoruz. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. J'en ai marre de vos bonnes manières. C'est trop pour moi. Thank you. I didn't have a present, I gave it already to my friend Bashar. 2 years, it's too long. I miss you guys. And just let's have 5 minutes, about why we are here and why we love emergency medicine. This emergency medicine is the most interesting 15 minutes of every specialty. Who has the best story to give? We do. We are the good friends when we have dinners to speak about that. We give lots of funny stories about that. We are always on the front line, always. We are in terrorist attack, in overwave, in COVID. We do have always our EMS system, emergency department, physician and nurse. We are always here. That's why we have to be proud of. The thing is, we never sleep. Never. We always there. And then we are the best doctors of the hospital because we let them surgeon sleep. We are good. We are good emergency physician if the surgeon can sleep. That's why. That's our job. And our family knows that. We made mistakes, but we learn from our mistakes and we exchange of our mistakes. And this Congress, we exchange of that. I made mistakes. I just give you my mistakes. You made a lot of things we have to exchange together. That's a lot of things we have together and to learn from you, from the others. Yeah, sorry Barbara, Portugal had Ronaldo, Brazil had Neymar, Argentina had Messi. You had a team, not anymore. We have a team now, a soccer team. I know that Bashar loves football. You have an excellent team. But you in Turkey, you are the first in the world from emergency department. No one has more than 1,000 to 2,000 patients per day. No countries has got. You have it. So that's the thing. I'm very proud to be here and to learn a lot of you and your experience. One of the things is emergency medicine, that's it. Normally, our part of life, home, work, community, and self. That's normally that we have to do. It's not always like that. Our job is bigger and bigger. It takes more and more for us. And we are far from home, far from our family, far from our friends. It's dangerous. And all of the colleagues from all over the world speak about the burnout system. The thing is, we know that maybe our life will have to change in another way. This way, you have to keep on ourselves. Work is very important. We have to take care of a home, of your community. And this Congress is the famous example of why friends are here, why we are here, and we are together. So thank you to you to make this Congress so funny, to have so lot of exchange together. So I enjoy you to come to the next Congress. And as you know, we are here in Turkey. And what's the name
of the hotel here, Titanic. I hope we won't sink together, but I would just say thank you to Bashar. Thank you all of you. Thank you, Eric Review, for your opening remarks. Now, I would like to invite Professor Daniel Alimov, Director of the Republican Research Center of Emergency Medicine. Daniel Alimov and Hikmat Amarov. Herkese merhaba. Thank you very much. It's a really great honor for us to stay here again and again. We wish to come here, and we came here again. Professor Bashar Jander, sorry for disturbing, but I would like to ask you to come and join us here on this stage, please, too. On behalf of the Health Minister of the Republic of Uzbekistan, I had a great honor first to greet this esteemed society, the excellent auditorium, and you as a leader who gathered all of us here in these very crucial times. It's my honor and pleasure. Thank you very much. Thank you. And a small gift from our society to you. Thank you. Thank you, Daniel Alimov, for your opening remarks. Now, I would like to invite Professor Luis Garcia Castrillo Riesco, past president of the USEP. Si el ritmo te lleva a mover la cabeza, ya empezamos como es. Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper. Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene. Hago música que entretiene. El mundo nos quiere, me quiere a mí. Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene. Hago música que entretiene. Mi música los tiene fuerte bailando y se baila así. Luis Garcia. Estamos rompiendo la discoteca, la fiesta no para, apenas comienza.
Thank you, thank you, thank you. I say this 3 times. I should have said 5, because this is the 5th time I am joining you, and I am really honored and pleasure. But in this occasion, for me, this situation is more emotional. After 2 years of very bad moments that you know better than me, to see old friends, to see that things seem to be improving worldwide, and to have the expectation that in the future we are going to have more meetings like this is something that touches my heart. And I have the best wishes for this meeting, and I suppose that in the future this is going the normal situation, not the past. As Houston past president, I would like to thank the organizers and of course Bashar Kander for his effort, not only for this Congress. This is an historical Congress, and you all know that to organize just one meeting is something really difficult. But to keep this historical activity year after year and having the attractions for so distinguished guests and participants in these meetings is something exceptional. So I will thank Bashar for organizing this for many, many years, and I give my best wishes, my personal best wishes, and the wishes of Houston as an organization to keep this, that is the life of emergency medicine, not only in Turkey, but worldwide. Thank you, Bashar, for this. Thank you, Luis Garcia, for your opening remarks. Now I would like to invite Jesus Daniel Lopez Tapia, President-elect of the Latin American Federation of Emergency Medicine. Lo mejor, a mujeres no me falta ni el dinero ni el amor. Jineteando en mi caballo por la sierra yo me voy. Las estrellas y la luna ellas me dicen dónde voy. Ay, 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 mi amor. Ay, mi morena de mi corazón. Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el son, mariachi me acompaña cuando canto mi canción. Me gusta tomar mis copas. Daniel Lopez Tapia. Tequila blanco con su sal le da sabor. Ay, 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 mi amor. Ay, mi morena de mi corazón. Sorry, Dr. Rebu, I'm very bad to dance. Well, all my colleagues told all about this conference. I just can't repeat. Dr. Bashar Kander, thank you very much for this invitation. For me, it's really a honor to be here. When the people ask me if it's a long trip, yes, 28 hours to be here. But it's nothing. It's nothing because be here is a great experience. Congratulations, Dr. Bashar. I'm sure it's one of the most conferences in the world. Thank you very much. And congratulations, all of you, because we were the front line, the 2 years. We lose many people, but we are here again. Congratulations, all emergency physicians in the world. Dr. Bashar, I don't have a gift, but my gift is all the heart of the emergency physician from Mexico for you. Thank you very much.
Thank you, Jesus Daniel, for your opening remarks. Now I would like to invite Professor John Louis Vincent, Professor of Intensive Care Medicine, Université Libre de Bruxelles, Department of Intensive Care, Erasmus University Hospital. Alors, qui dit études dit travail, qui dit taf te dit les thunes, qui dit argent dit dépenses, qui dit crédit dit créance, qui dit dette te dit huissier, lui dit assis dans la merde, qui dit amour dit les gosses, dit toujours et dit divorce, qui dit proche te dit deuil car les problèmes ne viennent pas seuls, qui dit crise te dit monde, dit famine dit tiers-monde, qui dit fatigue dit réveil, encore sur de la veille, alors on sort pour oublier tous les problèmes. Alors on John Louis Vincent. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Dear colleagues and friends, I feel really very honored to be invited here and also very pleased to be again with our Turkish friends in this very nice environment. I like the Turkish flavor of the meeting and I like the international flavor as well. So many thanks to Professor Chander, to Bashar. I do believe that intensive care doctors and emergency medicine doctors should work together, hand in hand. I have been professor of intensive care medicine for many years, and this included teaching of emergency medicine, at least in the most severe aspects, the aspects that concern the critically ill patient, cardiac arrest, polytrauma, and septic shock, and other real emergencies. The other aspects of emergency medicine were covered by the teachers in the various specialties. And indeed, personally, I am less interested in minor cases. I like the real stuff. And I like to see that this meeting is also an international critical care and emergency medicine congress. And we have organized in Brussels for 40 years now the ISICEM International Symposium on Intensive Care and Emergency Medicine, combining the interests of the two specialties, again, when they deal with critically ill patients. And I really think that in the hospital too, there could be some kind of umbrella for our two departments. That's the reason why, as I say in my talks, I like the American approach of critical care medicine. In Europe, we speak about intensive care medicine, but in the US, there is the intensive care unit, of course. There is the ICU, but there is a critical care medicine umbrella, which is broader. And it can cover also the rapid response systems in the hospital. So in one word, I can tell you that in our institution at the University Hospital of Brussels, our two departments of emergency medicine and intensive care medicine are very close to each other. And we have an area in between that we call the shock lab, but that's just a name,
with 4 beds for critically ill patients arriving either from the emergency medicine department or from the floor, and we work together, emergency medicine teams and ICU teams, together in a very good atmosphere, and we all love it. We all love to do that. And I think it's a little bit of a model. In too many institutions, people are far away and the emergency department is there and the ICU is there. It shouldn't work like this. We need to break the walls. We need to work together with all other stakeholders, all other people working on the acutely ill patients. And so I love to interact with people who do primarily emergency medicine, as I do primarily intensive care medicine. And I'm sure we will continue to learn from each other a lot. So it's a pleasure to be with you, and many, many thanks again. Thank you, Vincent, for your opening remarks. Now, I would like to invite the mentor and the constructor of the emergency medicine training in Turkey and the president of the EPAT, Professor Başar Candar. Evet, 2,5 yıl. Bu arada ben Türkçe konuşacağım. Kulaklıkları verdiniz değil mi arkadaşlarımıza? 2,5 yıl. Nasıl geçti? Aralık 2019. Ne hayallerle girdik Aralık 2019'a ve çok farklı bir dünyayla karşılaştık. Şu anda biz tarihi anlar yaşıyoruz. Tarihi anlar. Neden? Çünkü 100 yılda bir olan bir pandeminin şahitleriyiz. Biz daha önce söylemiştik ama. Ne demiştik? Sağlık böyle önemlidir demiştik. Acil servisler önemlidir demiştik. Acil tıp uzmanları önemlidir demiştik. Görülen süreç dünya düzeninin sağlık üzerinden yeniden dizayn edildiğini gösterdi.
Bunu bir teori olarak değil, yaşadığımız süreci tarif için söylüyorum. Bakın hayatımızda olmayacak şekilde değişiklikler oldu. Kim bizi bu kadar evlere kapatabilirdi? Çocuklarımıza sarılmadan 1 yıl geçirmek zorunda kaldık. Bunları hangi güç yaptırabilirdi? İşte hiç hesaplanmayan bir süreç bizim en iddialı olduğumuz kongreden 2,5 yıl ayrı kalmamıza sebep oldu. Ama şimdi her şeyin bir sonu, her gecenin bir sabahı olduğu gibi 2,5 yıl sonra çok özlediğimiz insanlarla bu büyük organizasyonda birlikteyiz. Hepiniz hoş geldiniz. Mükemmel. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Konuşmuyorum. Görüyorsunuz. Anlatmaya hiç gerek yok. Görüyorsunuz. Görüyorsunuz. Vay şöyle olmuş, böyle çok olmuş. Konuşmam. Kesin. Görüyorsunuz. Ben geliyoruz tam yanına doğru görüyorsunuz. Şimdi Sayın Erik de bahsetti. Biz hep ön saftayız dedik. Ön saf. Evet. Front of line. Ön saf. Ama burada görüyorsunuz. Ön saf değil bizim artık yerimiz. Bizim yerimiz ön safın en önünde komuta eden kahramanların yerine yerleştik. Zaten öyleydik de biraz daha süreci yönetecek bir yere geldik. Ve bu süreci böyle yendik. Şimdi arkadaşlar tabii ki acil tıp bu dönemde ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Gerçekten özellikle pandemi döneminde biz bütün pandemiyi acil servisler içinde yönetmek zorunda kaldık. Karargahlar acil merkezler oldu. Acil servisler merkez oldu. Türkiye'de yoğunluk o kadar çoktu ki biz biraz sağlık sistemi olarak bunu daha iyi idare ettiğimizi söyleyebilirim. Tabii doktorlarla konumuz yani düşünün ya biz böyle bir konumdayız yani. Aradayız yani. Birisi yakalar. Biz onun hayatını kurtarırız. Bizim işimiz hayat kurtarmak. Doktorluk. Tabii acil tıp için beklentilerimiz hiç bitmiyor. Bu 100 yıl gelecek ve bu benzersiz branşı hep birlikte bu kitle olarak, bu tarihi anları yaşayan kitle olarak ileriye taşıyacağız. Tabii bizim bu pandemi şartlarında bütün çabalarımıza rağmen güvenlik problemi hiç bitmedi. Sayın Genel Müdürümüz burada, Sağlık Bakanlığı yetkilileri burada. Güvenlik biliyorsunuz bizim müdahalelerin hepsinde ilk öncelik güvenliktir. Artık biz kendi güvenliğimizi korumak durumundayız. Yakında böyle kıyafetlerle acil serviste hizmet vermek zorunda kalmayız umarım. Bir türlü bütün işlere rağmen virüsle savaşalım mı? Virüsle mi savaşalım? Hasta yakınlarıyla mı uğraşalım? Gerçekten sıkıntılı. Tabii bunun İngilizcesi yok maalesef ama tercüme ederler. Yani şiddetin sebepleri böyle analiz edilmeye ihtiyaç olan sebepler. Tabii en sonunda da bu şiddetin sonu herhalde buraya gider. Tabii biz şiddet konusuna ATÜDER olarak en çok eğilen sivil toplum kuruluşu olduk. Ve bu dönemde, bakın pandemi dönemine rağmen biz daha önce hazırlıklarınızı yaptığımız bu kısa filmi şiddet konusunda gösterime sunduk. Tabii süremi biraz daha uygun kullanmak adına şu baştaki konuşmaları biraz geçeyim, onu internette takip edin. Evet, kurtarmaya çalıştığımız Yapabilirsin. bir can. Yapmalısın. Bak ben senin yanındayım. Hadi tut elimi. Hadi kardeşim hadi. Hadi yapabilirsin. Hadi kurban olayım hadi. Bırakma. Evet. Aynen böyle. Uzat. Buradayım ben. Hadi. Tut elimi. Nabız geldi. Hadi çabuk çabuk çabuk. Ne oluyor şimdi? Elimi bırakmazsan ben seni buradan çıkaracağım.
Ben bırakmam elini yolda. Alo hocam. Hasta travma hastası, mavi kod getiriyoruz. Ares hasta döndü. 5 dakika CPR yaptık. Nabız var. Tansiyonu alıyoruz. Şuuru kapalı. Tamam. Acilin önünde kalabalık olacak. Hastalar, hasta yakınları, meraklı bir kalabalık. Ailenden haber alıp gelenler. Onları aşarken de tut elimi. Bırakma. Görmedin mi diyorsun? Ya olacak şey mi? Burada ne yapıyorsun sen o zaman? Üzgün ve sinirliler. Kabul edemiyorlar olanı biteni. Annem doktor. Doktor kızım yaşıyor mu? Ne olur? Bir suçlu arıyorlar. Acılarını çıkartacakları birileri. Hanımefendi. Hanımefendi alır mısın? Burada bulamazlar ki. Doktor kızım yaşıyor mu? Ne olur söyleyin. Buluyorlar. Hasta bakıcıları, hemşireleri, doktorlara. Kimi bulurlarsa, kime güçleri yeterse. Ama siz bana yardım ediyorsunuz. Elimi tutuyorsunuz benim. Sen sakın elini bırakma. Biz onlara rağmen başaracağız. Sen yeter ki tut elini. Ya niye bir şey söylemiyorsunuz Allah aşkına? Söyle ne olur. olur. Niye konuşma öldüm çocuk. Kızınız Çocuk. yaşıyor. Ambulansta biz gerekli müdahaleyi yaptık. Kızınız iyi olacak inşallah. Tamam mı? Sakin ol. Çok teşekkürler doktor bey. Başarılı bir müdahale yapmışsınız. Sayenizde hastayı hayatta tutabileceğiz. Sağ ol. Merak etmeyin. Kızınız daha iyi olacak. Acil tıp uzmanları gerekli müdahaleleri başarıyla gerçekleştireceklerdir. Bize güvenin, umutlu olun. Ama en önemlisi sakin olun. Bizim yanımızda bizimle birlikte yer almanız gerekiyor. Eyvallah sağ ol doktor. Sağ ol. Ben onlarla hayata tutundum. Hayatla ölüm arasındaki o ince çizgide fedakarca çalışıyorlar. Sağlık ordusunun isimsiz kahramanları onlar. Acil tıp uzmanları ve çalışanları. Beni siz hayata bağladınız. Kendim ve sevdiklerim adına hepinize minnettarım. Ben şanslıydım. Ama sizin anneniz, babanız, eşiniz, çoluğunuz, çocuğunuz, akrabanız, arkadaşınız bu kadar şanslı olmayabilir. Ne olursunuz unutmayın. Size rağmen olmaz. Ama sizinle iyi olur. Evet. Şimdi baktım ki film çevirmek kolaymış. Aradan beni sıkıştırdılar. Senaryoyu da yazıyoruz. İkinci bölümde artık düşündüm ya bu hastalar genelde kendini kurtaranlara böyle aşık falan olabiliyorlar diye. Böyle kolaymış bu film çevirmek yani. Emre bunu nasıl götürüyoruz? Fakat öncesinde sağlıkta şiddet meselesine bir göz Görmekle atalım. kalmadık. ATÜDER yani Acil Tıp Uzmanları Derneği son günlerde sıkça tartışma konusu olan sağlıkta şiddet meselesine dikkat çekmek için sosyal medyada bir etkinlik CNN'de düzenledi. haber Ve olarak bunu- tüm hekimler davet edildik, görelim. Bunu verdik. Yine hızlı geçeceğim. Bu daha da ilginç. Yani güzel bir haber. Türkiye bu filmi konuşuyor. Evet. Tüm Türkiye bu filmi konuşuyor. Uzun sürecek mi? Evet. Burada da müsaade Koronavirüs ederseniz geçeceğim. savaşında en gerçekten büyük mücadele... medyada rahat bir şekilde yer aldık bu dönemde. Tabii bununla ilgili bir de kamu spotu yapmıştık. Onu belki izleyebiliriz. Bir de kamu spotu. Çünkü şiddet gerçekten bizim en çok hani üzerine odaklanmamız gereken konuların başında. O yüzden bunu iletmemde fayda var. Acil tıp uzmanlarına ve sağlık çalışanlarına yöneltilen şiddet hastalara, hasta yakınlarına, topluma ve tüm insanlığa yöneltilen şiddettir. Ne olursunuz unutmayın. Size rağmen olmaz.
Ama sizinle iyi olur. Evet, yani bunu mümkün olduğunca Türkiye gündeminde tuttuk. Görüyorsunuz TT olarak da herhalde burada 3. olmayı başardık. Burada bir kamera arkası görüntüleri var, nasıl olduğunu bilin diye. Burada da 2 yönlü oyuncu. Biraz da Erik'e takılalım. Ya futbol yine farklı ya. Film endüstrisi iyi falan ama ne varsa yine futbolda var. Burada göreceksiniz şimdi. Kim atıyor? Evet. Garcia da burada tabii, İspanya'ya atılan bu golü izlettirelim. Evet, gayet güzel bir gol. Tabii Ronaldo'nun neler yaptığını hep biliyoruz. Ronaldo ve Messi arasında büyük bir rekabet var. Biz genelde Ronaldo tarafını tutuyoruz. Mehmet Hocam, sen Ronaldo'cu muydun? Ronaldo. Biz biraz Ronaldo'yu seviyoruz. Görüyorsunuz golün güzelliğini. Burada da böyle bir şey var tabii ki. Okuyorsanız. Tedaviye de Ronaldo'yla Messi'ye gidin diye burada özetlenebilecek bir şey görüyorsunuz arkadaşlar. Dolayısıyla biz de bu konuyu, iletişim konusunu da böyle gündemde tutmamız lazım. Şimdi acil servislerin çok önemli başka bir konusu da özellikle Türkiye'de yoğunluk. Bakın, Türkiye'de yoğunluk. Pandemi bu yoğunluğun ne kadar önemli olduğunu bize gösterdi. Çünkü pandeminin ilk dönemlerinde özellikle İspanya'da, İtalya'da, İngiltere'de, Amerika'da sistemin çok zorlandığını gösteriyorlardı. Türkiye'de sistem zorlandı mı? Zorlanmadı. Çok fazla zorlanmadı. Neden? İşte Abdelbello aramızda değil, o da Covid olmuş. Kendisine selamlarımızı iletiyoruz. Bu yazısında gizli. Bakın diyor, 3000 hasta geliyor ve bunlar gülümsüyorlar diyor. 3000 hasta geliyor ve gülümsüyorlar. Zaten Covid gibi bir afet geldiği zaman acil servisler bunu kaldırıyor. Bakın bu kanunun önünden bir görüntü, rutin. Hani yoğunlukta çektiğimiz bir görüntü. Bu da içeriden bir görüntü. Yani adım atacak yer yok. Bu Covid öncesi tabii. Acil servisler böyle yoğun olunca. Bakın burada bir hastanın baktığı, bir günde baktığı hasta sayısı var. Bilmiyorum, Hindistan bizimle yarışır mı? Srinath ve Saravana ne diyor? Bir doktor 500 hasta bakıyor 24 saatte. Bu rakamlara ulaşıyoruz acilde. Tabii bu çok olağanüstü bir güç. Ama her yerde bu sorun var. Tabii gereksiz başvurular. Mesela burada Amerika'dan bir örnek. Yani dünya hep aynı değil. Yani metal gibisi başka şeyler de var. Türkiye'de de biliyorsunuz başka bir sağlık sorunu olmasına gerek yok. Bununla acile başvurabilirsiniz. Tabii acil şiftleri böyle yoğun olunca da çıkışımız pek iyi olmuyor. Bakın burada yine Amerika'dan paylaştığımız bir şey. Evet, gece 3'te geliyor. 5 yıldır olan. Biz Türkiye'de ya ne yapıyorsunuz, niye geliyorsunuz diyorsunuz. Ya sorun Türkiye veya başka yer değil. Sorun aciller ve diğerleri. Öyle bir sorun var yani. Bu da Hindistan'dan herhalde. Konstipasyon için acile gelenler. Ve Amerika'daki yatak durumu. Bak ben takip ediyorum. Yatak en gelişmiş. Amerika kabul ediyor. Paul bilir şeyleri. Evet, yatak yok. Yani hani Türkiye'de yatak yok da Amerika'da da yatak yok. Bakın aynı benzer şeyler. Hani şuraya buraya gideyim diyor arkadaşlar da. Sayın Genel Müdürüm bunları not etsin. Hocam bak yoğun bakım dolu, servis dolu. ER 20 kişi bekliyor sırada. Yoğunluk sorun. Ama yoğunluğun çözümle yöntemleri var mı? Var. Bakın bizim asistanlar için bunu aldım. Bakın Amerika'da çalışma şeyleri 12 gece 13 gündüz yani 25 gününüz öyle. Yani bu da bizim hastanenin kedisi. Hani o da geliyor. Hatta Japonya'dan bir şey aradı. Kedi yavrusunu getirmiş acil servise. Onu internette görebilirsiniz. Böyle bir şey var. Acil tıp ve acil servislerde. Tabii TUS'lar açıklanacak. TUS tercihleri var. Şimdi bu oftalmolojist, radyolojist, dermatolojist bunların off day yani tatil günü. Bu da acilcilerin tatil günü. Genel olarak böyle bir yapıyla karşı karşıya kalırız. Tabii böyle olunca Si tu laissais un peu ton âme mousquetaire, la fortune et la gloire. Et que faudrait-il faire? Chercher un protecteur puissant? Prendre un patron? Et comme un lierre obscur qui circonvient à un tronc et s'en fait un tuteur en lui laissant l'écorce? Grimper par ruse au lieu de s'élever par force? Non, merci.
dégager, comme tous ils le font, des vers aux financiers, se changer en bouffon, dans l'espoir vil de voir aux lèvres d'un ministre naître un sourire enfin qui ne soit pas sinistre? Non, merci. Déjeuner chaque jour d'un crapaud, avoir un ventre usé par la marche, une peau qui plus vite à l'endroit des genoux devient sale, exécuter des tours de souplesse dorsale? Non, merci. De trouver du talent comme Mazette, être terrorisé par de vagues casettes et se dire sans cesse « Oh, pourvu que je sois dans les petits papiers du Mercure, François !» Non, merci. Calculer, avoir peur, être blême, aimer mieux faire une visite qu'un poème, rédiger des placés, se faire présenter. Non, merci. Non, merci. Non, merci. Mais chanter, rêver, rire, passer, être seul, être libre, avoir l'œil qui regarde bien, la voix qui vibre, mettre, quand il vous plaît, son feutre de travers, pour un oui, pour un non, se battre ou faire un vers. Travailler sans souci de gloire ou de fortune, un tel voyage auquel on pense. Dans la lune, triomphant par hasard, en garder le mérite, bref, dédaignant d'être le lierre parasite, lors même qu'on n'est pas le chêne ou le tilleul. Ne pas monter bien haut, peut-être, mais tout seul. Fais tout haut l'orgueilleux et la mère. Mais tout bas, dis-moi tout simplement qu'elle ne t'aime pas. İşte burada ben konuşuyorum yani, evet. Öyle geçelim. Evet. Bakın buradaki aslında acili seçmek için çok sebebimiz var. Bu sebepleri USM'de paylaştık, başka yerlerde paylaştık. Ama bu cümlelerin hepsini ben Türkiye'de duydum. Aslında biz de bunu söylüyorduk. Hepimiz bunları bilerek seçiyoruz acili. Yani mesela her gün birbirinden farklıdır. Ama burada özellikle şu cümleyi ben çok seviyorum çünkü çok kullanmıştım. Sen acili seçmezsin, acil seni seçer. Ve biz hep böyle seçilmiş kişiler olarak hizmete devam ediyoruz. Yani sonuç olarak aynı dili konuşanlar değil, aynı duyguyu paylaşanlar anlaşabilir. Ve Erik'e yine ithafen söylüyorum, o da aynısını söyledi. Biz aynı duyguları yaşayıp aynı hizmeti veren farklı insanlarız. Burada da bir araya bunun için birlikte geldik. Tabii bunu göstermek çok doğru değil. Bunun muhtemelen şeyi çok güçlü değildir, kanıt düzeyi. Ama böyle bir çalışma olduğu söyleniyor. 20 yılımızı geçelim. İletişim kurmak çok önemli acilde. Yani neyi ne zaman anlatacağımızı çok iyi bilmemiz gerek. Evlilik konusuna baktığımızda da biz fena değiliz aslında. Ortalarda bir yerdeyiz ama göğüs uzmanları daha uyumuş. Yani bizimkisi de bir CPR hikayesi gibi bir şey diye geçelim. Tabii aynı şeyleri her yerde yaşıyoruz. Yani konsültasyon, görmeyeyim, hastayı göreyim mi, görmeyeyim mi? Ama hepsinde biz sakin olmaya devam edeceğiz. Ve hastalarımıza bu şekilde soğukkanlı davranmaya devam etmek zorundayız. İletişim bir sanat tabii. Burada da böyle hani CV'sini hazırlayan insanlar için bunu da koydum. Onun için CV yazarken de bunlara dikkat edin. Tabii burada da böyle bunu biz yaparsak yeni iletişim metodu olarak 112'yi ara derken bu da böyle bir meslek hatırası olarak karşımıza çıkmasın diye bunu da burada gösterelim yani. Böyle olmaması lazım iletişimin. Medya bizde çok önemli rol oynuyor ama bir türlü düzeltemedik bu medyayı. Artık biz gireceğiz. Bir tane Rusya'dan, bir tane Türkiye'den, bir tane. İşte bu da bizim Covid günlerimize geldik. İşte Covid'de mücadelemizi anlatan bir resim. Burada da yani bu çok izlediniz bunu ama burada günün önemine itibar. Bunu hep söyledik ama birden her şey değişti. Jeg får trilla han inn på kirurgi, da. Det er ikke så ille som du ser. Her er halve hodet ut, ja. Det går så fint, så. Hva skjer her? Jeg føler meg litt sånn pjusk. Å, herregud, slipp alt dere har i hendene! Vi har en mann som er pjusk her! Få den rullestolen! Få ut. Få den ut. Hvilke rom er det vi har som er ledig? Og så få ut han der jævla vippersjongen. Sånn, få han her. Så få tak i noen store puter fra barneavdelingen! Herregud, han har nesten 38 i feber. Sånn ja, sånn ja. Şimdi biz buna güldük hep değil mi? Covid'de bu gerçek oldu biliyor musunuz? Ateşi olanı aldık, hepsini bıraktık yani.
Demek ki hiçbir şeye gülmemek lazım. Önümüze çıkıyor. Tabii futboldan bahsederken bu da aşı karşıtları için bunu anlamak lazım. Burada Burak mı var? Onun gibi bir şey yani. Anlayan anlamıştır. O Kanuni'de dolu dolu gösterdiğim şeylerin fotoğrafını çektim Covid'de. İlk dönemde bakın. Gerçek acil diye bir şey yokmuş. Bomboş koridorlar. İnanılmaz. Kanuni'nin boş koridorları. Benim çalıştığım hastane. O 3000 gelen hastane. Covid'den sonra. Bomboş. Şimdi sunumun bu tarafında tabii ki bir de başkanlık sistemiyle ilgili bir şeyimiz var. İstikrar her zaman önemlidir diyoruz. Burada da bir tweetleri buraya koyalım. Ne de olsa defol git diye söyler. Okuyan okumuştur yani. Şimdi boşanmak da işe yaramıyor yani. Hemen hızlanacağız. Şimdi evet kongre açılışlarımız çok renkli bizim gördüğünüz gibi. Burada hemen bir eskileri analım. Mesela gelemedi Roger Dickerson Güney Afrika'dan. Afrika'yı temsilen geliyordu ama gelemedi. Çünkü ülke izin vermiyor dışarı çıkmasına. Ama onu bir analım. Söz gelirse. Evet, Roger Dickerson. Bundan sonra yine sanıyorum Hindistan'ı çağırmıştık. Hatırlayalım. Ses alalım. Roberta burada değil, onu da analım. Roberta her zaman katılır, gelecektir. Lasciatemi cantare, sono un italiano. Now I would like to invite. Geçelim. Şimdi avareyi gösterdik de bizim de avare varmış. Onu da bir görün biraz. Bizim avare filmini gören olmuş mu? Onu da gösterelim. Hem de Hindistan'a bir mesaj atalım. Ya kardeş ya bahtımız ne kara avara elimde olsa avare gezer miyim yar avare gezer miyim yar avare gezer Bu da Türkçe versiyonu. Evet. Şimdi Roger Dickerson'ı andık törenden. Hemen Roger Dickerson üşenmemiş mesajını yollamış. Onu dinleyelim. From the southern tip of the African continent. I'm greatly saddened that I'm not able to join my friends and colleagues in person in Antalya this year and participate in this fantastic conference. Unfortunately, visitors from South Africa are not permitted entry to Turkey under the current COVID-19 regulations. I have been fortunate to participate in previous years, and I know the quality of the presentations will be excellent and the organization of the conference exceptional. And of course, the warm hospitality of the Turkish people unparalleled. And so on behalf of the Emergency Medicine Society of South Africa, I wish you everything of the best for the conference, and I look forward to joining you in person in years to come. And to Professor Bashir Kanda, our friend and colleague Eric Review has in the past described you as the Godfather and a character from the Game of Thrones. I would like to suggest an African spin this year. You are Mufasa, the ultimate king of the lions. The very mention of the name makes us shiver with anticipation. Thank you. Best wishes for the conference, and I look forward to joining you in the future.
Bye-bye. Roger. Thank you Roger. Burada da 2019 ama bunu hemen geçmem lazım çünkü vaktimiz yok ama Çin'den bahsedelim. Biliyorsunuz bütün ülkeleri toplamaya çalışıyoruz. Bütün kıtalardan ama bu takılması olmazdı zaten biliyoruz. Takılmamız gerekiyordu. Ne yapacağız Emre? Hemen devreye girebilir misin? Hı? Tamam. Evet bu arada ben hemen şunu söyleyeyim. Arkadaşlar çok uzatmayacağız. Rahat olun. Birazdan bitireceğiz. Sonlara doğru yaklaşıyorum. Öyle terk etmeyin salonu falan. Biliyorsunuz dronlar İHA'larda çok geliştik. Biz de dronlarla takip ediyoruz şu anda. Dışarı çıkınca hemen drone yakalıyor. Onun için tabii bu işin şakası. Biz aranızda olmaktan çok mutluyuz. Pandemi dönemi biz biraz da kontrollü yaptık bu işleri. Özellikle burada fırsat bulmuşken onu da söyleyeyim lütfen. Pandemi kurallarına uyarak kongreyi geçirelim. Ben 2,5 yılda hiç sarılmadığım kişiye bugün sarıldım yani. Kişilere yani o kadar sayıya. Akşama Covid olursa yani çok kötü. Biraz daha mesafeli duralım. Maskelerimizi koruyalım derslerde falan. Çok kişiye sarıldık yani. Herkes özledi, sarılmak istiyor. Ama o da mesafeleri korumamız gerekiyor. Efendim? Bu arada bir haber var, onu da paylaşayım. Şu anda Twitter'da nasıl? Evet, 1'e gidiyoruz. Kaçıncı sıra? 5'teyiz, ilerleyeceğiz. Şu hemen şeyi al, boş ver. Çin'in mesajına gidelim. Yoksa biz oraya bir daha takılırsak işin içinden çıkamayız. Yukarı al. Ben mi alacağım? Evet, hemen yukarı gelelim. Gelin bitiriyoruz hemen. Fazla uzatmayacağız. Daha nasıl uzar ki? Evet, devam et. Evet, inelim. Buradan evet gel buraya. Ben buradan hemen geçeyim de bir daha takılmasın. Aman geçelim. Evet. Çin'in şeyi vardı. Oradan mesaj alalım. Biliyorsunuz Çince'de vardı geçen kongremizde. Rusçayla birlikte. Onların da mesajı, bir dakika, mesaj burada değil mi? Uzun değilse okuyalım. Çünkü yani güzel, tabii bizim açımızdan bütün ülkelerin bu duyarlılığı göstermesi. I am Professor Wang Zhong from China, the chairman of the Chinese Society for the Promotion of International Communication. I am very pleased to be invited by President Basa to participate the Turkish Emergency Medicine Annual Congress. Unfortunately, due to COVID-19, we cannot go to the beautiful Antalya to attend this wonderful meeting face to face. But emergency medicine will contact us, no matter how far away we have. Thanks again for the invitation of President Basa and the conference. I hope to meet all of you in not far away future. With my best wishes, hope the conference accomplishes great success. Thank you. Thank you China. Okay. Dediğim gibi şey vardı ve son mesajımız bu herhalde Sagar. Şimdi Sirinat. Sagar'dan bir mesajımız var. Evet. Academic Director of the World Academic Council for Emergency Medicine. On behalf of the Council, its members, and our institutional experts across the world, I send my best wishes to Professor Basar Kandar as he moves ahead and hosts EPAT 2021. We would have loved to be there in person, but as you know, travel restrictions have restricted us completely. We hope to be there with him next year, but I also look forward to reviewing all the scientific content which was exercised during this great meeting. I hope you all have a great time with this academic feast, which the whole world looks forward to. I hope to be with you all next year, and my best wishes to everyone. Thank you. Evet. Bununla ilgili bir de müjde verelim. 2023'te VASEM Türkiye'de planlanıyor. Daha doğrusu aldık. VASEM'i Türkiye'de yapacağız. 100. yılınızda yapalım dediler. Allah nereden biliyorsunuz 100. yılımızı diye sordum. EPAT aracılığıyla biliyorlarmış.
Evet, fiziki kongremiz. Bu videoyu göstereyim arkadaşlar. Bir geçen şeyi hatırlayalım ki bu yıl için bir şey olsun. Daha videoda da göstermem fazla. Evet. Geçen kongremiz, evet. İşte altın acil ödülünü son olarak sonra Bingür Sönmez almıştı. Çin'den gelenler, Yunanistan'dan, Hindistan'dan. Tabii satranç turnuvalarımız, yarışmalarımız, gala gecemiz. Ve futbol turnuvasıyla çok güzel anlar geçirmiştik. Özellikle galada yine sizi güzel, eğlenceli bir geceye bekliyoruz. Burada arkadaşlarımızla birlikte. Böyle bir resimle bitireceğiz. Şimdi online Covid'in bizi çok etkilediğini söylemek durumundayım. Covid bizi çok etkiledi çünkü çoktan çok gider denir ya. Onun için bunları geçeceğim. Ama biz dünyadaki ilk şeyi burada yaptık. Bakın şurada ilk Covid online sempozyum Mayıs'ta. Yani Türkiye'de Mart'ta Covid göründü. Nisan'da tedbir oldu. Mayıs'ta biz kongre yaptık. Sonra ilk acil online kongresi dünyada yine 23-25 Temmuz'da yaptık. O kongreden yine görüntüler ve bu kongremiz yine haberlerde, CNN'de, bunları geçmek zorundayım. TRT'de, TRT'yi geçsek şöyle dur, TRT'yi bir verelim. Koronavirüs salgınıyla mücadele sürecinin de değerlendirildiği 16. Ulusal Acil Tıp Kongresi başladı. Bu yıl online olarak gerçekleştirilen kongreye pek çok ülkeden alanında uzman akademisyenler katılıyor. Bir kongremizin daha arifesindeyiz. 6 kıtadan 250'yi aşkın konuşmacı. Yani bu kongremiz Türkiye'de büyük haber oluyor. Onu da geçelim. Bunlar da teşekkürler Paul'dan, Abdülbeli'den, Avdi'den, Sagar'dan. Bunlar hep bize yapılan gerçekten teşekkür konuşmaları çok bizim için değerli. Biz EPAT olarak biliyorsunuz uluslararası çalışıyoruz. Onunla hemen devam edelim. İstanbul, Katar, Kitahani burada sonra olacak inşallah diye umuyoruz ama olmasa da temas kuracağız. İstanbul, Katar, Amman, Mısır, ondan sonra Sonos School'da yaptığımız çalışmalar ve 6 Nisan. Burada da Mehmet Gül hocamıza atfen Yahya Kemal Günayda'ya da olabilir. Paradan 6 sürüye atabilir. Tarihte aslında bu da bizim 6 Nisan aktivasyonumuz. 6 aktivasyonu aynı günde 6 aktivasyon yapmıştık. Bunlar da uluslararası yaptığımız bakın Sri Lanka, Kıbrıs, Ukrayna. Ukrayna'ya teşekkür ediyorum. Burada onları da çağıracağım. Wait, please. Makedonya, ondan sonra Azerbaycan, Gürcistan, Kazakistan, Hindistan, Katar'ı söylemiştik. Burada Kıbrıs'ta arkadaşlarımızla yaptığımız çalışmalar. Evet, kurs yani 15 başlıkta kurs veriyoruz arkadaşlar. Bunları söyleyeyim. Ama ATLS için ayrı bir teşekkür yapacağım şimdi. Çünkü ATLS'yi 1,5-2 yıl uğraşarak Behçet Hoca, Mehmet Hoca ikisinin çalışmalarıyla bunu ülkemize kazandırdık. Arka arkaya 4-5 tane yaptık. Bu yüzden Behçet Hoca'yı da Mehmet Hoca'yı da burada alkışlıyorum. Evet, Behçet Hoca'nın buna çok emeği olduğunu tekrar ifade edeyim. Behçet Hoca bu da senin için. ATLS görüyorsunuz. Bu hızla devam edecek. Genel müdürümüz de burada. Onların da desteğiyle pre-hospital'ı da yapıyoruz. Çok iyi gidiyor. Yani bu çok önemli. Sonos School uluslararası 6 ülke, şu anda 7, 8, 9. ülke sırada. ATOK. Burada da Mehmet Okumuş hocamıza teşekkürlerimi sunuyorum. Mehmet Okumuş burada mı? Onu da alkışlayalım. ATOK için. Ve İKYD kursu çalışmalarımız, bakın İKYD çok önemli. Bunu daha önce gösterdim. Burada tekrar göstereyim ama kısaca. Bakın. Adama zorla masaj yapma. Evet, geçelim. Değişik hastalara bile bazen öğretmek zorunda kalıyoruz gördüğünüz gibi. Kendi kendini solutması lazım. Bıraktığı anda gidecek. Bunu geçeyim. Evet, Atüder olarak bir sürü aktivasyon yapıyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz yangınlardan sonra hemen biz yapabildiğimizi yaptık. Ağaçlandırmalar yaptık. Bu dönemde çok kitaplar arka arkaya. Kitaplarımız burada görüyorsunuz. Çok önemli kitaplar arka arkaya ama bu textbook'umuz 4000 sayfa. Yabancı uluslararası yazarlarımız da var.
400 bölümden, 400 yazar, 4000 sayfalık bir dev textbook acil tıbbın geldiği yeri gösteriyor Türkiye'de. Ve bunlar haberlerde çok güzel yer aldı ama ben geçeceğim çünkü sizi sıkmayacağım daha fazla. Şu anda da bu Sayın Vincent'in bahsettiği acil kritik bakım birlikteliğini gösterdiğimiz bir kitabımız. Bakan Bey'imizi ziyaret etmiştik ve 2 müjde demiştik. O müjdeleri söyleyelim mi? Kimse sormuyor. Şimdi söylüyoruz o zaman. Birincisi az önce bahsettiğimiz, aslında çok kişinin de tahmin ettiği yan dal. Yan dallar için bizim yanımızda Sayın Bakanımız sadece yoğun bakım değil, bunun dışında spor hekimliğinden tutun birkaç yan dalı inceledi. Ama yoğun bakım için derhal talimat verdi, çağırdı. Ondan sonra yoğun bakım yan dalı acilciler için gerekli ama bürokraside biraz biliyor şeyimiz, biraz patinaj gibi bir şey olunca Bakan Bey hemen tepki gösterdi. Sonra sağ olsun Eray Hocam bize destek oldu. Onun yanına gittik ama Eray Hoca'dan öncesi var onun. Birisi itiraz edince ya nörologlar oluyor, enfeksiyoncular oluyor, acilciler nasıl olmaz diye Bakan Bey ifade etti. Onun da takipçisi olacağız inşallah. Bu birinci müjdemiz. İkinci müjde de bana kalsın. Yani burada Eray Bey siz gözlerinizi kapatırsanız da olabilir ama Sağlık Bakanı ile ilişkimiz böyle olmasın tabii. El sallayıp şey yapmayalım yani. Koronada çok gündemdeydik. Hakan Hoca'yı da görüyorsunuz. Hep her yerde yer aldı. Bak Mehmet Ceyhan şu anda şey yapıyor tabii. Biraz işte teke tekten tutun CNN'de. Bu özellikle dikkatimi çekti. Ben bu yani bu nasıl denk geldi onu anlamadık ya. Tam yakalamışlar. Bir de benim medyam değil bu, anlamadım yani. Hemen ilk yüz yüzemizi Belgrad'da yaptık Haziran'da. Geçiyorum bak hiç durmadık. Ve kongremize geldik. Çok uğraştık bu kongre için. Bu kongre için çok uğraştık. Ama sonuçta gerçekten son güne kadar bu kongrenin şey olması için ne oldu? Canım yani konuşma bitsin diye mi ödülü konuşmayı bitirmek için. Peki tamam. Tamer Karadağlı'nın hareketini burada destekleyelim. Ya teşekkürler ama biraz hemen bitireceğim. Sabaha kadar buradayım bugün. Sabaha kadar burada. Onun için hiç çevesinlenmeyin, sabaha kadar buradayız bir daha. Sabaha kadar buradayım bugün. Ödüller bizim için çok önemli. Ödül alıyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel ödüller. İşte Özbekistan'da Hikmet'e ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Daniel'e. Ve Ürdün'de, Katar'da bakın bunlar hep Sağlık Bakanı. Yani burada Hindistan'da, Suudi Arabistan'da, tabii meclis başkanımızla, bu da Romanya'nın İçişleri Bakanı olması lazım. Çok şey yaptık, ödüller aldık. Ama şimdi bu ödüllerden sonra biz de ödül veriyoruz. Şimdi gelelim, biz kendi ödüllerimizi verelim. Bitti yani bu. Bitme manasına geliyor konuşmamın. Şimdi öncelikle hangi ödülü verelim? Evet, şimdi bu ayakta durmamız, bu zor günlerde ayakta durmamız için sektörün çok desteğini aldık. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Bu zor zamanlarda dik durmak insana çok şey kazandırır. Ama bunlar için de üçünü ayırdık çünkü bu üçü ilk üçe girdiler. Onları öncelikle çağıracağım. Ve bronz için, eğer yanılmıyorsam, bronz için, yanılmam tabii inşallah, Ricordati firmasını alıyoruz. Ricordati, Ufuk Bey buraya alalım. Ufuk Bey.
gümüş. Gümüş sponsor Menarini Grup. Erinç Hanım veya Erdem Bey beraber alalım. İkinizi de alalım. Şimdi geldi sıra altın sponsora en fazla destek verdiği için Biofarma firmasını buraya davet ediyorum. Firma olarak İlke Hanım ve ekip olarak geliyorsunuz. Çok teşekkürler. Şimdi iki tane özel ödülümüz var bu dönem içinde. En çok gelişim gösteren firma olarak Ebot firmasını buraya da... Ya nereden çıktı ya? Abdi İbrahim firmasını buraya davet ediyorum. Abdi İbrahim. Şimdi yine bir özel ödülümüz var. O da gerçekten bu dönemde acil tıbba çok hizmet verdi. 2 büyük projeyle katkı sağladı ve özel ödülümüzü Farmaktif firmasına bu aktif destek hareketi ve kitap desteklerinden dolayı Sinem Hanım ve Alparslan Bey buraya davet ediyoruz. Şimdi en önemli ana geldik arkadaşlar. Şimdi dikkatli olun. Şimdi dikkatli olalım. Evet, bu kongrede en önemli an. Şimdi biz şu ana kadar altın acil ödülünü verdik. Kimlere verdik? Mesela ilk ödülü Gazi Yaşargil, sonra Aziz Sancar, sonra Goldfrank, Paul Kivela, Bingür Sönmez. Ve şimdi bu ödülü vereceğiz. 7. altın Burgada'ya da vermiştik. Pardon, online onu geçelim. 7. ödülü veriyoruz şu anda. Sema gelir misin? Evet. Sema CV'sini okumak üzere ama ben şuradan bahsedeyim. Louis şimdi Sema evet sizini alalım. Hemen kısa bir CV'siyle tanıtmaya çalışacağız. Çünkü baktık 300 sayfa mıydı CV? 300 sayfa CV vardı. Evet. Evet. He is professor of intensive care medicine at the University Libre de Bruxelles and intensivist in the Department of Intensive Care at Erasmus University Hospital in Brussels. Specialist in internal medicine, he spent 2 years training at the University of Southern California with Professor Max Harry Weil. He obtained his PhD degree at the University of Brussels in 1982. He has signed more than 900 original articles, some 400 book chapters and review articles, and more than 1,000 original abstracts, and has edited 102 books. He is co-editor of the Textbook of Critical Care, Elsevier Saunders' 7th edition, and the Encyclopedia of Intensive Care Medicine. He is the editor-in-chief of
critical care, current opinion in critical care, and ICU management and practice. He is member of the editorial boards of about 30 journals. For 40 years, he has organized an international symposium on intensive care and emergency medicine, which is held every March in Brussels. His name appears more than 1,200 times in PubMed, and his work has been cited more than 200,000 times. Yes, this year. Evet, bu yıl bu ödül kime gidiyor? Profesör Doktor Jean-Louis Vincent. Zeynep Hocam sizi de alalım. Bitiriyoruz. Mayıs'ta buradayız. Kongre bitiminden sonra Mayıs'ta tekrar bir arada olacağız. Ve şimdi iki tane şeyimiz kaldı. Bir, Ukrayna'dan çok değerli bir misafirimiz var. Hemen onu alacağız. Sonra da genel müdürümüzü çağıracağım. Biraz daha sabredin arkadaşlar. Biliyorum çok uzun bir tören oldu. Ama bunu alalım. Evet, Ukrayna'dan temsilcilerimiz Oleg ile Antonin. Buyurun. Welcome. Dear friends and colleagues, today I am pleased to see and welcome you to this forum. On behalf of the representatives of Ukraine, I congratulate the organizer of the 7th International Congress of the opening of this forum. My friend and colleague Professor Anton Volosovets is next to me. We would like to present a diploma and a cup of the International Public Organization, International Association for Public Health, my friend, Professor Basar Chander. Thank you very much. Asıl bulmuş. Tamer Karadağlı. Thank you. We can yes, thank you very much. I am sure that our Congress will be held at a high level. Success to all of us. Thank you very much. Nice to meet you in Turkey. Welcome again. Thank you. Sayın Genel Müdürüm bize bir selamlama konuşması lütfederseniz çok mutlu oluruz. Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Sayın Eray Çınar hocamız. Buyurun. Öncelikle kıymetli başkanım, kıymetli hocam, Başar hocam, sizleri, Acil Tıp Uzmanları Derneği Yönetim Kurulu üyeleri, kıymetli hocalarımızı, yine yurt dışından buraya gelerek bu kongreye büyük katkı sunacak kıymetli hocalarım ve aynı zamanda ülkemizden gelen bu Ümit Ordusunu yetiştiren, sağlık sistemine katan kıymetli hocalarım ve siz değerli acil tıp uzmanı ve asistanı meslektaşlarım, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Konuşma esnasında bir Ümit Ordusu kelimesi kullandım. Yani gerçekten öyle. Çünkü bizler hekimiz, ben de göğüs cerrahisi uzmanıyım.
çoğu zaman evet hasta tedavi ediyoruz ama siz hem kriz yönetiyorsunuz hem hasta tedavi ediyorsunuz. Üstüne üstelik bir de çoğu zaman titreyen cümlelerle kurulan soru cümlelerinin, bir tedirgin bakışın, bir stresli duygunun, o stresli bekleyişin çoğu zaman ümidi oluyorsunuz. O yüzden yaptığınız iş gerçekten çok kıymetli. O yüzden bir kez daha vermiş olduğunuz hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Bir göğüs cerrahisi uzmanı olarak bu kongre ortamına, alanına geldiğim andan itibaren o kadar çok selamlaştığım, tokalaştığım meslektaşım oldu ki, gerçi benim için biraz geç artık bu yaştan sonra uzmanlığa girip tekrar acil tıp uzmanı olmak. Ama gerçekten aynı ortamda sizlerle çalışmak, çünkü acilde çok sık beraber çalışıyoruz. Bu kıymetli organizasyonunuza davet edilmiş olmak, bu konuşma şansının verilmiş olması beni çok mutlu etti. Bir daha tekrardan hem kıymetli hocama hem sizlere teşekkür ediyorum. Saygıyla selamlıyorum. İnşallah güzel bir kongre geçirmenizi temenni ediyorum. Yani gerçekten konuşma böyle olur ya. 5 dakika olsa işte böyle biter yani. Şimdi arkadaşlar son olarak bir şey kaldı. Artık bu en son. Mustafa Keşaplı hocamızla çok büyük bir projeye imza attık. 250 proje içinde 39. olmuş değil mi Mustafa hocam? SEFMI projesi. Haftaya daha doğrusu onlar kongreden nefes almadan İspanya'ya gidecekler. Mustafa hocayı buraya davet ediyorum. SEFMI projesi için. Tabii Nuri Bozdemir hocamızı da katkılarından dolayı alkışlıyorum. Nuri hocam. Hi everyone, I want to speak about our project, Safe and Emergency Medicine for Elderly. It's a kind of European Union project. I know that the time is so late, but I will just summarize a few points, important point of our project. As Dr. Bashar is mentioned, our project was elected around of 230 project is inside of the 30 of them. So we are so proud of this project. Paylaşım olması lazım. Evet. Açıyorlar bir saniye. I have a so small presentation. I know that you are so little bit late. We are a little bit hungry also. So this is let me introduce a little bit with my words. So this is the first geriatric emergency department in Turkey. We attend an Erasmus project summarization. So we started our project two years date. So it's maybe we are in the middle of the date. So we will provide to geriatric emergency department in Turkey first time. So this is so proud of us. So we have after this congress we will go to the Spain for the trainees, approximately 18%. So we will attend to trainees in Barcelona, and also we have 5 partners. One of them is my hospital, is the Antalya Training and Research Hospital, the coordination association, and also one of them, the other one is Antalya Health Prevention Directory, also for pre-hospital section especially. So third one is Din Brașov University from Romania. So fourth one is Atud IPAT. So IPAT is our partner also. We have 5 organization also. So our budget around of 140,000 euro around of we have a grant awarded. So also it will be the first. We have 8 outputs for the project. We have to prepare to the booklet for the training for geriatric EM medicine, and we had some application for polypharmacy. We checked all the patients' medicines with interaction each other. So we have at least medical article, at least 2 of them, and then we had
trainees, especially nurses, our colleagues, our personnel in our hospital, with also pre-hospital section. We have a 10 beds in our hospital with a separated area. We are planning with this physical areas. So this is my summarization. I think that this presentation is not available, I think. So this is my words. Also, I would like to thank all of my team, all of our colleagues with we are working together. Also, Mr. Bashar Jander, Dr. Bashar Jander. His support is so valuable for us. Thank you very much for all of our team, also for him. Thank you very much. Harikaydı. Çok teşekkürler. Gayet güzeldi. Evet arkadaşlar, tabii ki böyle olumsuz şartlarda bak, son dakikaya kadar bak ne gerçek acize durdunuz burada. Çok teşekkür ediyorum. Ama bu kongreyi bu hale getirinceye kadar organizasyon komitesi çok çalıştı. Hepsini alkışlayalım. Yönetim kurulundaki arkadaşlarımız hiçbir beklenti olmadan, şimdi hep benim ismim çıkıyor ya, aslında ben onlarım. Yani ben hepsinin ismini saymak çok olacağı için benim ismim de geçiyor. Biz bir takım olarak bunu yapıyoruz. Yönetim kurulundaki arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Onları da alkışlayalım. Ve en son olarak da teşekkürü, gerçi bunu son gün yapmak lazım, 3 gün daha bekleyelim ama öncesi muhteşem diyelim, işte bu dediğimiz Orkun, Emre ve Osay'ın Maaş'sa yapıyorum. Teşekkürler. Evet arkadaşlar, bir sayın başkanları buraya ve onlarla birlikte burada olan herkesi bir toplu fotoğrafa çağırırsak işimiz bitmiş olacak. Photo together. Against the window, you can watch it fade to gray, but you'll never catch the fickle wind if you choose to stay. But oh, the road is long, the stones that you are walking on have gone. With the moonlight to guide you, feel the joy of being alive. The day that you stop running, chasing shadows, just enjoy the ride. Stop chasing shadows, just enjoy the ride. Pardon. Evet arkadaşlar, yerleri alalım. İlk. Evet. I will start. Öncelikle arkadaşlar, kongreye başlamadan önce şunu ifade etmek istiyorum ki, tabii ki birçok arkadaşı 2,5 yıldır görmedim. Şu anda görüyorum ve hemen sarılmak istiyorum. Ama vaktimiz o kadar dar ki, şimdi çok doluyuz. İlk konferansla başlayacağız.
Ve ben şimdi sözünü açmış oluyorum. Good afternoon everybody. Welcome to Turkey. Welcome to Intercontinental Emergency Medicine Congress in Turkey. Okay, thank you. After 2 years, it's very big memory for us. After 2 years, more than 2 years, this is the first face-to-face Congress. We are like big family and we miss each other very much. Paul, you can start. We haven't had 4 days full old truck 4 days till evening. Okay, we can start, Dr. Paul. I miss you. Yes. Well, I miss you and I miss everyone. I miss you, Shara, and I also missed all of you here in Turkey and all my colleagues from emergency medicine around the world. It's great to see everybody's face-to-face. I know we're wearing these masks sometimes, and hopefully soon we'll get past that as well. I know there's a lot of things that we can all learn from each other, and I'm excited to be here. I'm excited to learn from all of you, and I'm fortunately or unfortunately looking forward to presenting how poorly the United States did in managing this pandemic from our side. But I think there's a lot we can all learn from each other. And again, very happy to see all of your faces and look forward that all of you have survived this pandemic. And I'm looking forward to thoughts about how we can do better going forward. Thank you. Thank you very much, Dr. Paul. And we will start because we haven't enough time. And I want to invite everybody to a very wonderful, fantastic opening ceremony. We will prepare for this. I think we tried for this more than 6 months. And we can start. I want to invite first speaker, Dr. Arif Karagöz. He is topic about role of ultrasound in airway assessment and management. Please, Dr. Arif. My presidents, my colleagues, it's very beautiful to see you after 2 years in here. I am Dr. Arif Karagöz from İzmir Çiğli Training Hospital, Emergency Department, and I will talk about point-of-care ultrasound for airway management in Emergency Department. First of all, I have nothing to declare, no conflict of interests. I will talk about basic anatomy of upper airway and pros and cons of ultrasound for airway management. Talk about indications, technique, and basic bedside ultrasound applications for airway management. As you all know, airway starts with mouth and nose, and then continues with larynx. And larynx is the most important part of airway for emergent airway procedures, as you know. And we try to see this area with bedside ultrasound to do better interventions. And larynx is made of a bone, some cartilages, and some ligaments between them. Bone is hyoid bone, and there are thyroid cartilage, cricoid cartilage, and tracheal rings, and there are also ligaments and some muscles between them. And why we should use ultrasound? What is pros and cons? First of all, ultrasound doesn't harm our patient. It doesn't consist any ionizing radiation or any contrast material, etc. It's repeatable, it's quick and easy to perform and perfect to use at bedside. And it's also easy to learn. But we want to use ultrasound, so we have to have an ultrasound device in our emergency department. And it's also operator dependent. If you are a novice sonographer, at your first, second, third attempts, you can be failed. But after you get experienced, you will do much better imagings with ultrasound. And in some circumstances, we cannot use ultrasound. For example, if there is subcutaneous emphysema, etc., these circumstances doesn't allow us to use ultrasound. And what are the indications? The most important indication of ultrasound for upper airway management is to see the best puncture place.
for emergent airway procedures, especially cricothyroid membrane and trachea, while we are doing emergent front neck airway access. And then the second important indication is to correct our tube placement. If we have done a correct endotracheal intubation or we have done a false esophageal intubation. And it's very easy to see if it's correct or not with ultrasound. And we can predict the optimal size of our endotracheal tube for our patient with ultrasound also. And we can even see if there is vocal cord palsy or not in our patients with ultrasound. And let's talk about technique. Our patient is laying supine in center sniffing position, neck is extended. We will use high frequency linear transducer and we will use depth approximately 3 to 4 centimeters. And we will do imaging in two manners, first vertical and then horizontal manner. Let's start with vertical scanning. When we put our probe on the thyroid cartilage, we will see the cartilages as round-shaped hypoechoic structures. And we will see a white line under them. This white line represents air-mucosa interface. And air generates a hypoechoic line with reverberation artifacts lying under. And the green one is thyroid cartilage. The red one is cricothyroid membrane between thyroid and cricoid cartilages. The light blue ones are tracheal rings, and the hyperechoic line is tissue air border. Cricothyroid membrane is important for performing urgent cricothyroidotomy. By using ultrasound, we can find cricothyroid membrane and we can find the best puncture site for our emergent airway access. We can use it by two ways. First, we can measure the depth of trachea from skin and mark the correct place with a pen, then take away our probe and go on. Or, after vertical imaging, we can turn our probe 90 degrees in a horizontal manner, and we can use out-of-plane technique to see our puncture goes on from the ligament. The second anatomic structure we can see with ultrasound is tracheal rings. And to see this area is important for while we are performing percutaneous tracheostomy. We can find the best place to do with ultrasound. And then we will talk about transverse imaging. This transverse imaging is made by level. The first level is thyroid cartilage level. When we put our probe on thyroid cartilage in a transverse manner, we will see this structure as a mount, as a triangular shape. And vocal cords will be seen inside as hypoechoic structures. As you can see here, there is a triangular shape. Just like a mount, it's thyroid cartilage. We can see also thyroid gland on the cartilage. And inside there are two lines, hypoechoic lines, representing vocal cords. And they are lying between the apex of thyroid cartilage and arytenoid cartilages. And if our patient is conscious, we want him or her to emit sound, and we can see both of the vocal cords coming together at the midline and vibrating to produce sound. So this image shows us there is no vocal cord paralysis. But if one or two of them doesn't come at the midline, we can say that there is a vocal cord paralysis. The other level is cricoid cartilage level. Cricoid cartilage level is seen as a hypoechoic inverted U shape, not as a triangular one, an inverted U-shaped structure placed inferior to the thyroid cartilage.
And if we measure this cartilage from inner to inner diameter, we can predict the optimal size, tube size for our patient to use. And the most common indication of airway ultrasound in emergency department is correction of endotracheal tube placement. It's simple and fast method for correcting the placement of our tube. It's sensitive and specific. Expert sonographers reach more than 95% correctivity, but novice sonographers have also more than 90% sensitivity and 95% specificity. There are two methods to use ultrasound for this indication. First, direct method. Put your probe to cricoid cartilage level in a transverse manner and look. And the second is indirect method. Indirect method is to see the lung movements by lung ultrasound. And direct method does not require ventilations. It's an important advantage because we can avoid our patient to have gastric insufflation or delay in diagnosis, etc. As I said before, direct method is direct imaging of cricoid cartilage level from anterior neck. And we will look a second round-shaped air-filled tubular structure other than trachea or larynx. If we see a second structure, it means that there is esophageal intubation. You can see at the right side. If you see only one tubular structure with a hyperechoic line, this means this is correct endotracheal intubation. And you can even see esophagus lying posterolaterally at the left side from the trachea sometimes. Indirect method is looking for pleural movement, but we have to ventilate our patient to use indirect method. And we can only do this method after intubation. But in direct method, we can do direct method while we are intubating our patient, and we can see the tube passing through larynx or passing through esophagus. And it's very advantageous. If we see both lungs having correct pleural movement, we can say that our tube is in correct place and in correct depth. But if we see only one side, this image, and other side, this image, there can be mainstem intubation. But we have to know that our patient doesn't have pneumothorax. So direct method is much more advantageous from indirect method. As a summary, ultrasound is safe, repeatable, easy to perform, and easy to learn technique for urgent airway procedures, and there is a growing evidence. There are lots of papers in this area. Thank you so much. Thank you very much, Dr. Arif. We will take question, the last of section, okay? You can invite. Yeah, first of all, great presentation. And how often do you use this in evaluating airways? Do you use this 100% of the time, 50% of the time? How often do you use this? Okay, Arif, go, sorry. Sorry, I thought we will talk about in discussion time, sorry. Especially for endotracheal tube placement correction, we use this method more than 70 or 75%. But for my expectation, for airway interventions, we started to use ultrasound, but we are novice, in fact. But we are trying to get expertise around this area also. But for placement, we are doing it, and we have also wrote a paper from
for American Journal of Emergency Medicine. We have a paper there, and we have shown that it's very easy to learn also. We have given only 30 minutes education, and we have made 10 practices for novice sonographers, and they reached a good correction while making resuscitation. I have one more question for you because I'm very interested in this actually. In the US, we don't really use ultrasound that much for airways. So can you also look to see whether the ET tube is in the carina at all, or how far down can you look at how far the ET tube is placed? I have read some papers about this issue also, but I didn't practice this yet. Great. Are there any other questions from the audience? Great. Thank you very much. Thank you. Our next speaker is Dr. Savana Kumar, who's going to talk about the importance of proper positioning for airway management. Dr. Kumar. Very good afternoon to all, and I am Dr. Sarana Kumar. I represent Society for Emergency Medicine India as its secretary, and it's my pleasure to be here, and thank you so much to EPAT and Professor Bashar for inviting me over. I was so happy. This is my 8th trip to this event and to this Congress, so now Turkey is my second home. So extremely happy to be here. When I got this invite, I was quite happy. At the same time, I was also a bit worried. Happy because I got an opportunity to come again to meet all of your friends in physical event, but a bit worried whether the suit and pants would fit me because I haven't worn them for 2 years. So we were all on our scrubs, but really feels good to be here at the end of the day. My talk here today is on importance of proper positioning of airway, and this is going to be a very basic talk because sometimes we do tend to forget basics when it comes to airway. So the objectives of the next 10 to 15 minutes is for us to revisit the 3 golden rules of airway management. We're going to see, does positioning your patient really matters? Does your position as an operator on the head side, does it really matter? What should be the position of the blade tip? And what's the difference in children when it comes to airway management? I have added a few QR codes for your reference of those studies. So anybody who's interested, you can keep your QR scanning so that you can directly refer to those studies. So before we proceed any further, we're talking about airway positioning for an advanced airway like intubation. But we need to remember 3 golden rules of airway management. Anybody, that's almost anybody, can be oxygenated and ventilated with a bag and mask. The art of bagging should be mastered before art of intubation. Manual ventilation skill with proper equipment is a fundamental premise of advanced airway. So this is my suggestion to all the residents, especially those who are starting your career in emergency medicine. Never forget these 3 golden rules throughout your career in emergency medicine. So the 3 positions which are very, very important for us to have a successful airway placement. 1, how do you position yourself? 2, the patient's position. And the 3, where do we keep your laryngoscope blades? Let's quickly look at how do we position ourselves when we intubate. Right? I'm going to show a few pictures in the forthcoming slides. But what I would recommend here is clearly stand further back with straighter arms and your back. Hold your laryngoscope closer to the blade. The arm should be only modestly flexed at the elbow and adducted, and do not bend in right angles. By application of force, the intention here is not to lever your scope, but to give the force so that you can lift the laryngoscope up.
So let's look at this picture where my resident is trying to intubate a patient. As you can clearly see in the first picture, you can see he's bent forward, his elbows are flexed. That's not the position you need to be while you are intubating. If you look at the second picture, you can clearly see now how he stands back and the elbow is not flexed as much. It's only flexed very minimally. Right? That's the right position for you to stand when you intubate. And also look at the space between the head of the patient and head of the bed or the end of the trolley. So there's a lot of space in between. That's not the way you place your patients. The patient's head end should be ideally at the end of the trolley, closer to you. When you begin with the wrong position, that will lead to a wrong axis, which we are going to see in some time now. And what you will end up doing is basically you'll go more closer to the patient, trying to look for the vocal cords, which is absolutely not the right way to do or right thing to do, right? So does the patient's bed height really matters? It's something which we overlook. Clearly in an emergency department, it's quite busier. We don't really pay so much of attention to the height of the patient trolley. Clearly, that does make a significant importance in airway management. The patient must be in the center of the bed, and his head must be positioned as close to the upper end of the stretcher. And this is an interesting study from British Journal of Anesthesia, where they looked at around 300 patients, and they saw that does the bed position really matters. And they tried intubating patients at 4 levels of the operator. One at the level of the neck, one at the level of xiphisternum, at the level of the lower ribs, and one at the level of umbilicus. So it is found that when you place the patient's trolley at the level of your umbilicus and slightly above that, the chances of you getting your intubation right in the first attempt is going to be significantly higher, irrespective of how much of a difficult grade of intubation it is. So it is recommended that you keep your bed height at least to a level of umbilicus or slightly above that. So that's about how do you position the bed and how do you position yourself. Let's quickly look at how do you position the patient. The aim of the patient positioning is basically to align 3 axes together. They are oral axis, pharyngeal axis, and laryngeal axis. And they have to be aligned, allowing the line of vision to fall at the laryngeal inlet. And this was described actually in 1936 as 3-axis theory, and we call it as sniffing position. So I'm going to show what is a sniffing position rather than trying to read what a sniffing position looks like in the forthcoming slides. So clearly these are the 3 angles which we need to align: the pharyngeal axis, the tracheal axis, and the oral axis. So once you align, you pass your blade, and your tip of your blade lies at the vallecula. That's how you create more space for you to visualize the vocal cords. So let's have a look at how to align that. If you don't align your patient's airway, the patient occiput is not elevated, and if the neck is not in flexion, it creates a steep visual angle, as you can see in the first picture. And what you will end up doing is we'll try moving closer to the patient's mouth, trying to search for the vocal cords. The second picture is the correct method, where the occiput is correctly elevated, placing the patient in a sniffing position, allowing the visual axis to align with the airway axis. And it is found that sniffing is better when it comes to any difficult level of intubation. So sniffing position has highest first pass success rate. So once you place your blade in the vallecula, if you place it in a proper position and lift, clearly you're going to see the vocal cords as shown in the second picture. But improper positioning of the blade or the tip of your blade, or in fact improper selection of a wrong size blade, in spite of your sniffing position and your position, you may not still see the vocal cords when you intubate. So these are some of the other positions which are recommended, like ramped or stacked or head elevated laryngoscopy position, especially in obese patients where you're trying to align your xiphoid process with the external auditory meatus in the first one, where you use certain blankets, or you might use a troop elevation pillow to achieve the same. But what's interesting is there are studies, and this one is a recent meta-analysis,
of about 632 study subjects, which basically has found that clearly sniffing or ramped makes no difference. So even in your obese patients, as long as you follow the basic steps of positioning yourself correct and putting the patients in sniffing position, you should be still able to intubate this patient successfully. So these are other possible angles where you can try intubation. This is on upright intubation, where there are a few interesting studies, especially with residents trying to intubate for the first time or learning intubation. They found upright positioning has better success rate as well. So the recent article in AJIM in 2017 actually says the upright intubation position has a first pass success rate of about 85%. So when we say upright, this is placing your patients above 45-degree angle. It may not be feasible in all your patients in ED, especially with trauma and other patients, but however, it does help certain times, and if anybody who is learning intubation, if you have an opportunity to try it, you may. So let's come to pediatrics. Is it any different from adult positioning? Yes, there are certain anatomical considerations you need to remember. We all know the occiput is quite large in pediatric age group. They have a large tongue. The tonsils and adenoids are larger. The vocal cords are placed much higher. They've got a weak hypoepiglottic ligament, floppy epiglottis, a short and a narrow trachea, and also an anatomical subglottic narrowing. So now how do you position airway for pediatric age group? Clearly 3 steps. Align the glabella with chin, open the anterior neck space, and try to align the external auditory meatus horizontal with the suprasternal notch. So this is the position in pediatrics, where you see clearly the external auditory meatus is aligned with the xiphisternum, the neck is open, and also the chin is aligned with glabella. So this is one of the easiest positions for getting your intubation right in pediatric age group, and you may probably use a headrest or a shoulder roll to achieve this position. So quickly to summarize, I want to reiterate to all of us that bag and mask is actually a very important skill to learn before intubation, and it's an essential skill for all of us emergency physicians. And if you are a resident in this Congress, I would strongly suggest master the art of bag and mask first. Keep the patients as high as possible. Ensure the bed is at least to a level of your umbilicus and above. Keep the patient's head in the trolley closer to you or closer to the head end of the trolley. Don't have any space in between. Align the 3 positions, 3 angles. That's a sniffing position. Stand back and don't flex your elbows too much. If you don't get your airway or vocal cords, don't go closer. You should rather go backwards, trying to align those 3 ankles. You can try ramp or stack position in obese patients and ensure that the tip of the blade is also in the right position, where in adults it's in the vallecula, whereas in pediatric age group, you will actually include epiglottis as well when you are trying to do a scopy to see the vocal cords. And if you are a resident learning intubation, try upright intubations. You might probably find that a bit easier. And with that, let me thank the organizers once again for giving me this opportunity here, and extremely happy to be back here on the stage. Thank you. Thank you very much, Dr. Salaman. This is very important object for emergency medicine. Yes, we can take some question. Dr. Behjet. Thank you very much, Dr. Cooper, for a nice presentation. My question is about the position. You mentioned about the importance of the position while we are doing the intubation, especially the position of the provider, the position of the patient, and also the position of the requirements. That's really very nice. That is, I'm satisfied with it. I think you read many papers while you were preparing for this presentation. Just my question is about the corona corruption. In the beginning of the corona, it was mentioned many times everywhere and put a barrier between the provider and the patient while you need to intubate the patients. Well, do you think it was a right way, or do you think we did it wrong, very hard the patient?
This is my question. Secondly, you said this is your 9th time being in Turkey. Thank you very much. Always welcome. But unfortunately, for becoming a Turkish citizenship, you need come one more time again. Welcome. Thank you, Professor Burchett. I'll answer the second one first, and yeah, hopefully I'll get it next year. And with regards to your first question, I think it's a very important question because at the beginning of Corona, we all tried using those intubation shields and the hood and various fancy-looking transparent equipments, and that did complicate the process a little bit. We also tried that, and clearly, many a times it was a bit difficulty to maneuver using the small space which you have got there. But again, as time passed by, we also got a lot of study and research which said using those boxes is clearly not going to be helpful in preventing the spread of COVID. So rather, a full PPE for the operator is a much better option. So that's what most of us moved towards. And we in fact stopped using any intubation boxes or hoods for any of our COVID patients, perhaps in the first wave itself. So during the second wave, we didn't use any such hood. And clearly, we didn't see any incidence of raised COVID cases among the emergency doctors, especially because of getting exposure to the airway procedures. I hope I could answer your question. Yes, thank you very much. Maybe one more question or comment. Okay. We can announce. I want to invite the list. The last speaker, Göksu Afacan Öztürk. Please. Göksu Afacan. Her topic about awake intubation ER. Hello everyone, my name is Göksu and I'm from Istanbul. I try to summarize your awake intubation in ER. Awake intubation is a placing endotracheal tube in trachea while the patient continues to breathe. The principal advantage over rapid sequence intubation is that you not take away the patient's respiration or airway reflex, which makes the process safer in many circumstances. The disadvantage is that the patient's personality, movements, as the patient's airway reflex must be managed, and it may take time. And even when done well, the review won't be yet as good as in paralyzed patient. Instrumenting the back of the throat may cause gagging to possibly vomiting. Throat is quiet and unlikely to lead to clinically significant aspirations. And the more difficult airway features, the less urgent the intubation, the more likely you should intubate awake. Patients who are at high risk to vomit are not good candidates for an awake technique. In general, awake intubation should be preferred in airway does not need to be immediately secured. Significant risk for a difficult airway, low risk of vomiting, compliant patient, and endotracheal intubation via the nasal or oral route is feasible. Performance of endotracheal intubation can be viewed as several interconnected steps. These include assessment of the airway, physiological preparation of the patient, pharmacological preparation of the airway, and the preparation of equipment and personnel. We are working in the emergency department, and the physiological preparation of the patient is the important one for the preparation. Just because the patient is not compliable to this procedure, you cannot intubate him or her in the awake manner. The procedure of endotracheal intubation itself divides into essential monitoring, pre-oxygenation, and general local anesthesia, as you already know all of this. And the majority of endotracheal intubations are performed in elective manner. Huge amount may be done in the emergency departments. If I can ask you something, this one is the take-home message. Awake tracheal intubation must be considered in the presence of predictors of difficult airway management. Cognitive aids such as checklist is recommended before and during performance of awake tracheal intubation. Supplemental oxygen
should always be administered during all of the procedure. Effective topicalization must be established and tested, and lidocaine should not exceed 9 mg/kg. This is the lethal dose for the lidocaine. Cautious use of minimal sedation can be beneficial, but sedation could not be used as a substitute for inadequate airway topicalization. If you cannot topical anesthetic to the patient, you cannot replace it by the general sedation. If you want, you can use it. The number of attempts should be limited to 3, with one further attempt by more experienced operator. If you can't be able to intubate patient in 3 times, let it go away. Anesthesia should only be induced after 2-point check. The visual confirmation and capnography has confirmed correct tracheal tube positions. And also, all departments should support emergency medicine residents to attain competency and maintain skills in awake tracheal intubation. They only really talk about awake intubation for anatomically difficult airways, but I actually think that the physiological difficult airway will be more common indication in emergency medicine routine. And also, I would not be trying an awake approach in the emergency department with an uncooperative patient. This is a difficult airway intubation and difficult mass ventilation table, but the most important indication is unstable cervical spinal fracture. This is a fracture in the cervical spine. You have to intubate it by an awake manner. They make controversial and probably incorrect statement that awake tracheal intubation should ideally be performed in the operating theater, but we have plenty of skilled assistants, drugs, equipment in the emergency department. Also, I will admit space is sometimes a little short. We need to monitor for airway obstruction, hypoventilation, arrhythmias, and hypotension. Most of this is obvious, but the use of antidote is an important recommendation. Workspace ergonomics have an impact on performance and safety, and you have to do a plan for an unsuccessful awake intubation. You have to sedate your patients if all the things goes wrong. And always says that perioperative settings of the cognitive aids such as checklists improves the interprofessional communication, teamwork, and patients of outcomes. A cognitive aid such as checklist before and during performance and awake tracheal intubation is recommended. So we have to use the awake tracheal intubation in 4 things. The first is oxygenate, then topicalize, then sedate the patient, then perform. A lot of things about awake intubation technique. Firstly, use anti-CLOX, then dry all of the area, then use topical-like agents, then minimally sedate your patient, then the perform. Awake intubations, a direct or radiolaryngoscopes is glycopyrrolate is this 0.2 milligram or atropine, but the glycopyrrolate is the chosen one, just because the atropine can have a lot of side effects. Then you can use the ondansetron for may help to decrease the gag reflex. Suction, then dry. Nebulized lidocaine and automized lidocaine for using the topicalized agents. Then you can perform the pre-oxygenation, position, gentle restraint, then just go with it. This is a summary for the procedure. You have to local anesthetic to the nose, then pharynx, then larynx, but you have to a little bit aid with sedation, and your patient is awake, and you just say, take a deep breath when you perform in laryngeal sedation. The oxygen is important. The administration of supplement oxygen during awake intubation is recommended. High flow nasal oxygen should be the technique of choice.
The topical lidocaine should not exceed 9 milligram kilogram, and practitioners should recognize that that is not a target but a maximum dose, and in practice it's rarely required. Just because you aid your procedure with a little bit sedation with midazolam. And with all local techniques, local anesthetic toxicity will be in mind, and you have to do something for toxicity, including lipid emulsion, should be in place. Regardless of the techniques used, the adequacy of topicalization should be tested in a traumatic manner, and you don't necessarily need an intubating fiber optic scopes. Choosing between techniques is based on patient factors, operator skills, and the availability of the equipment. You are working in an emergency medicine clinic. Use whatever you want, but if you can do the best. I think this is probably obvious in well-stocked operating room, but in the emergency department where scopes are rare, the fancy tubes are not always stocked, so I have definitely seen normal tubes are used by the fiber optic bronchoscope. And as I already said before, use anticyalogs. The glycoprolate is the chosen one. Other options include atropine, hyoscine, and oxygen is the vital. Acupuncture and acupressure are using for the dental procedures for gag reflex, but no evidence exists to support the use of acupuncture or acupressure for the awake intubation. This is the points for acupuncture and acupressure, but no evidence for this gag reflex. Sedation might improve the patient's tolerance and cooperation. They define minimal sedation as a drug-induced state during which the patient responds normally to verbal commands, whilst the airway, spontaneous ventilation, and cardiovascular functions are unaffected. But if you do sedation for more, then direct intubation will be in mind. The risk of over-sedation and a sequela, and they actually say keep an anesthetist in your mind, but we are the emergency medicine specialist, we can do wherever you want. And also, this is the important one, you can use a lot of sedative agents, but if you start with one agent and if you handle its complications, stick with one agent. And also, you can use midazolam and remifentanil, then pofol, then dexmedetomidine. And dexmedetomidine is the shining star, I think, but there is a lack of well-designed randomized control trials demonstrating any clear benefit over the other agents. And we also use the tube conformation as a two-point check. First, get a waveform and enter the carbon dioxide. Second, and the most important one, see the direct intubation via the vocal cords. Anesthesia should be induced only when the two-point check has confirmed the correct tracheal tube placement. Then, complications and failure. It's life. It's always been a complication. You can afford this likely attempt at intubation. You get 3 attempts, then stop. You can have a 4th attempt only if it's done by a more experienced operator, just like the direct intubation. If you are not successful, immediate actions should include a call for help, ensuring 100% oxygen is applied, and stopping the sedative drugs. Operators should stop and think to determine subsequent airway management while also priming for the emergency front of neck access. If the airway management is essential, the preferred option for the securing airway is the awake front of neck access with either cricothyroidotomy or tracheostomy. The most appropriate skilled clinician available should be performed this front of neck approach. And when you have some complications in the
oxygenate phase, you could easily clear obstruction, reduce or reverse sedation, increase the oxygen, change the mode of oxygen delivery. Have any complications in the topicalized, addition topicalization will be performed, and any complication in the sedation, review sedation regimen, consider reversal agents, then when some have complications in the performance, limiting attempts, as I said before, just try 3 times, then stop. Then call for help, and there's a lot of educational skills in training this awake intubation, and mannequins and simulators have revolutionized anesthetic training over recent years, and their importance cannot be underestimated. It's also a vital skill in the management of the unexpected, difficult intubation. First, you have to train your residents in the mannequin, then Acil fiber optic intubation with predicted normal anatomy, then train them by the awake fiber optic intubation with predicted normal anatomy, then awake fiber optic intubation with predicted abnormal anatomy. The didactic teaching method of fiber optic intubation on mannequins has recently been evaluated by the senior author, combining audio-visual analysis, then feedback with software that enables the quantitative assessment. Then successful performance of awake intubation has been shown to be independent of seniority but related to experience. Therefore, regular training is essential. Thanks for your listening. Thank you very much. Does anybody have any questions? Then I'll ask one question. Yeah. Dr. Acil, how often do you do awake intubations versus fully None. sedated? I don't prefer it. Yeah, that's pretty much becoming the standard everywhere. So maybe perhaps we need to consider this again. But thank you very much. Any other questions? Okay. Thank you. Thank you, Dr. Göksu. We can close the section, but I want to say anything because this intubation is very important for all emergency residents. And I want to advise that please be sure, please be sure, please be sure, because if you aren't sure for the intubation, right intubation, correct intubation, it's very bad. It's very bad. It's very worse for the patient. Yes. Okay. Thank you very much. This is the first section, the face-to-face congress, and we will meet after 15 minutes. The first satellite symposium. We have break 15 minutes. Okay. Thank you. Arkadaşlar toparlanalım. Tamam mıyız? Dışarı haber gitti mi? Emre zili çaldınız değil mi canım? Dronları hareket ettir. Dronları hareket ettir bakalım kim var? Evet değerli arkadaşlar, bugün ilk satelit sempozyum, ilk uydu sempozyumumuza başlayacağız. Yani ben şunu ifade edeyim, aslında şu anda yaptığınız her işlem, her iş tarihi bir iş. Yani 100 yılda bir pandemi olmuş, ondan sonra ilk face to face kongre, ilk bölümüne geçtik. Şimdi ilk uydu sempozyumunu yapıyoruz. Yani 100 yılda bir olacak bir olayı birlikte yaşıyoruz. O yüzden bu anın kıymetini hepimiz bilelim.
tarihi şahıslar olduğumuzu burada anlayalım. Derslere katılma konusunda da gayretlerimizi gösterelim. Dediğim gibi 6 aylık bir belki hazırlık periyoduyla bizim için yapabileceğimiz en uygun açılış törenini yaptık. Katılımlarınız bize güç veriyor. Soru ve katkılarınızı bekliyoruz. Şimdi arkadaşlar, bugünkü ilk satelit uydu sempozyumumuzda bizim acil açısından çok önemli bir konuyu tartışacağız. Biraz da interaktif bir konu bu. VEM ilaç sponsorluğunda gerçekleştiriyoruz. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Özellikle ifade etmek istedim. Neden biliyor musunuz? Bizim hayati dediğimiz birçok ilacı aslında birçok firma getirmezken getirdiler. Ama bir yönden eksik. Nerede o? VEM ilaçtan arkadaşlar vardır. Buradasınız değil mi? Biraz şu yönden eksik kaldı. Hep onlara söylüyorum. Ya bakın acillerde daha erken yol alalım. Daha erken yol alalım dedik. Çünkü acille mesela örneğin steradin getiriyor, adenozin getiriyor, şunu getiriyor, bunu getiriyor. Bunlar acilin hayati ilaçları. Onlar olmasa biz ne yapacağız? Bunları getiriyorlar sağ olsunlar. Şimdi de bize çok önemli bir ürün getirdiler. Aslında elimizi kolumuzu bağlayan kılavuzlara uymadan tedavi ettiğimiz bir problem vardı. Acil hipertansiyon tedavisinde elimizi kolumuzu bağlayan kılavuzlar var biliyorsunuz. Türkiye'de bulunamayan ilaçlar vesaire yine bu konuda gündemde. Şimdi daha önce olmadığı ama bu sefer artık elimizde olan ve hepimizin çok önemli bilgi ihtiyacı olan, çok geniş kullanım alanı olan bir ilacı burada inceleyeceğiz. Alfa blokerleri inceleyeceğiz. IV alfa blokerler. Biliyorsunuz oral olarak yıllardır kullanıyorduk. Ama IV alfa blokerlerin antihipertansif tedavideki yerini burada inceleyeceğiz. Bu konuda çok değerli. Hepimizin özellikle bu Covid döneminde biraz daha yüzüne aşina olduğumuz bir hocamızı, aynı zamanda Atüder Yönetim Kurulu'nun çok değerli bir hocası, Ankara Şehir Hastanesi'nin eğitim ve idari sorumlusu Profesör Doktor Hakan Öztürk'ü kürsüye davet ediyorum. Uzun Covid döneminin bu bizleri bir şekilde kısıtlayıcı yaşam tarzına itmesi neticesinde bazı değerlerimizin farkındalığının oluştuğu bir süreçten geçiyoruz. Bu anlamda ben bu kongrenin eskiye özlemden çıkıp yaşanması adına çok değerli olduğunu düşünüyorum. Bu anlamda bu kongrenin hepimiz için her anlamda doyurucu geçmesi dileğimi de bu arada sizlerle paylaşmak istiyorum. Hepinize tekrar hoş geldiniz diyorum. Öncelikle heyecanımı ifade etmek istiyorum. Bu benim yanlış hatırlamıyorsam ilk satellite sunum. Bu anlamda vereceğim acemice davranışlar için şimdiden özür diliyorum. Sunum aktivasyonu. Öncelikle şunu sorayım. Kliniğinde intravenöz alfa blokeri kullanımı konusunda deneyim olan arkadaşımız var mı? Türkiye'den Fransa'da kullanıyorsunuz siz. Evet. Yani Türkiye'de de kullanıyoruz hocam. Biraz Tuğba, sizin deneyiminiz yok mu? Ya benim gözlerde acaba biraz sıkıntı var galiba. Arka taraflarda el kalktığını göremedim. Tuğba kullanıyoruz değil mi? Nasıl bir tecrübemiz?
oluyor değil mi bizim hastanede de? Başka hastanelerde de biliyoruz Sayın Hakan Hocam. Sizin hastanede de tecrübelerimiz olduğunu düşünüyorum. Onu da herhalde paylaşırız sunum boyunca. Sunumu mu bekliyoruz acaba bu arada? Tamam. Hocam biz bu ilaçta o zaman ben size interaktif başlayayım mı? Biraz ilerleyelim. Tabii ki hocam, yani vakiti... Şöyle, yani alfa bloker ihtiyacı bizim için önemli miydi diye sorduğumuzda, mesela bu salonda arkadaşlarımız da bu konuda çok yorum yapabilirler tabii ki. Mesela biz beta bloker hep kullandık acil hipertansiyonda. Alfa bloker ihtiyacını düşünen bir arkadaşlarımız var mı? Yani siz veya Hakan Hocam şöyle, ya bir alfa bloker gelseydi de kullansak diye önceden bir şey olmuş muydu hiç? Veya acil hipertansiyonda ya bu elimizde bu yok, bunu düşüremedik dediğimiz vaka oldu mu? Evet. Ben Hakan Hoca'ya yöneltmiştim ama buyurun, evet sizden alalım. Buyurun, evet. Önerilerinizi ve bilginizi bizimle. Buyurun. Merhaba. Doktor Ali Karakuş, Hatay MKÜ Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı'ndan. Biz alfa blokörleri hipertansiyon için kullanmadık ama klinik deneyim açısından bilgi vermek istedim. Evet. Özellikle akrep sokmalarında, akrep ısırıklarında, kalp yetmezi olan vakalarda ve çocuk vakalarda kullandık, 2 vakamızda. Etkili olarak prozazin kullanmıştık o vakada. Evet. Daha sonra prozazini de piyasada bulunması zor. Onun yerine doksazasini de kullandık bir vaka üzerinde. Ve yetmezlikte de kalp yetmezi bulguları pozitif inotropların yanında klinikte düzelme gördük. Ama hipertansiyon için kullandığımızı söyleyemem. Evet. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler katkınız için Ali Hocam. Tabii Hatay'da bu tecrübe biraz daha fazla. Hatta Behçet Hoca'nın da bu konuda bu akrep sokmalarıyla ilgili yayınları, ödülleri falan vardı değil mi Behçet Hocam? Şimdi onlardan biraz bahseder. Evet. Teşekkür ederim. Ali Hocam'ı desteklemek için evet. Akrep sokmalarında fırtına döneminde sempatik aktivitenin arttığı dönemlerde gerçekten faydalı oluyor. Hatta elimizde bulunan en iyi ajandır diyebilirim. 0.03 miligram kilogramdan IV formu olmadığı için oral su içerisinden erittikten sonra nazogastrik küçük çocuklara bile verilebilir rahatlıkla. Fırtına dönemi bastırmak için gerçekten faydası görünüyor. Yani bundan ilk önce bu konuda Hindistan'da başlamışlardı. Biz de Türkiye'de şu anda kullanıyoruz onu. Şimdi arkadaşlar tabii ki tansiyon tedavisi bizim açımızdan çok kritik bir tedavi. Bazen mesela hiçbir şekilde düşüremediğimiz tansiyon grubu oldu. Biliyorsunuz 3'lü 4'lü özellikle kronik böbrek hastalarında bu konuda sıkıntılarımız oluyor. Tansiyon düşüremediğiniz vaka gruplarında bazen ilaçlar yetersiz kalıyor. Bir başka konu da burada özellikle mesela hipertansif emergency dediğimiz, yani stroke'la birlikte tansiyon veya akciğer ödemiyle birlikte tansiyon olduğu durumlarda biraz daha tansiyon belirleyici oluyor. Tedavisi hasta seyrinde belirleyici oluyor. Tabii bütün bunları tartışacağız. Vaktimiz de var. Hakan Hocam bu konularda açıklamaları yapsın. Sonra da biraz da tartışmaya zaman bırakırız değil mi Sayın Hocam? Tabii ki ben aslında birkaç dakika içerisinde genel bir değerlendirme yapacağım. Sonra birkaç vaka örneği ile sunumumu tamamlayacağım. Daha sonra tartışma için uygun bir boşluk kalacak diye düşünüyorum başkanım. Tabii. Evet, acil servise başvuru anlamında gerçekten önemli bir sıkıntıyı oluşturuyor hipertansiyon vakaları. Dünyada nüfusun popülasyonun önemli bir oranını hipertansiyonlu hastalar oluşturuyor. Belki de dünyada en fazla hastalık oluşturan problem sıralaması olursa ilk 3'e giriyordur diyebilirim. Çünkü net bir istatistik veri tüm dünyayı kapsayacak şekilde sağlıkçıların elinde yok. Her yıl milyonlarca insanda ölüme sebebiyet verebilecek ve dünya genelinde morbidite ve mortalite anlamında ciddi sorunlar oluşturan bir hastalık olarak gündemdeki yerini Covid'e rağmen devam ettiriyor kanaatindeyim.
En son sınıflamalardan bir tanesi bu. JNC 8'de biz hem prehipertansiyonu hem de evre 1-2 şeklindeki değerlendirmeyi görmekteyiz. Bu anlamda bizim çok basit bu tanımlamayı zihnimizde yer tutturarak acil servise başvuran hastanın anemnezini netleştirdikten sonraki süreçte evrelemeyi rahatlıkla yapabileceğimizi düşünüyorum. Burada dikkat edilmesi gereken diastolik kan basıncı ve sistolik kan basıncı arasındaki regülatif değişikliklere bizim değer vermemiz gerekiyor. Hasta geldi. Tabii ki biz bu hastanın hipertansiyon kliniği ile ilgili değerlendirmeyi yaparken alt gruplar oluşturmamız gerekiyor ki bizim tanı ve tedavi anlamında daha spesifik nokta atışları yapabilelim. Bu anlamda bizim anamnezi çok önemli bir şekilde irdelememiz ve detaylandırmamız gerekiyor. Kan basıncı seviyelerinin daha önceden hasta veya yakınları tarafından değerlendirilip değerlendirmemini araştırmamız gerekiyor. Süreye, kullandığı ilaçlara veya kan basıncı ile etkileşimde, kullandığı ilaçlarla etkileşimde bulunabilecek diğer başka ilaçlar var mı yok mu? Onları da bu sorgulama aşamasında netleştirmemiz gerekiyor. Risk faktörleri oldukça fazla. Maalesef tansiyon yüksekliği ile ilgili o kadar geniş spektrumlu komorbid durumlar söz konusu ki bunlardan birkaçını ben sadece burada sizlere sunmak istedim ama en önemlileri arasında siz de biliyorsunuz ki arkadaşlar nörolojik problemler, sigara kullanımı, alkol kullanımı ve böbrek problemleri ile diyetsel alışkanlıklarımızdaki sıkıntıları özetleyebiliriz. Hasta geldiği zaman fiziksel bakısında klasik değerlendirmeleri net bir şekilde yapmamız gerekiyor. Kalp hızı ve ritminden, EKG değerlendirmelerinden önceki aşamada jugüler venöz dolgunluktan hem dinleme hem palpasyondaki pozitif verileri netleştirmemiz gerekiyor. Bunun dışında bize katkı sağlayacak en önemli unsurlardan bir tanesi de laboratuvar parametrelerinin sonuçları. Hem kan testleri hem idrar testleri hem de bir acilcinin kendi kimlik kartındaki bilgiler gibi EKG'nin tüm değişikliklerini bilmesi sonrasında yorum yapabilmesini gerektiren örnekleri bizim çekmemiz gerekiyor. Benim şahsi kanaatim bir acil tıpçı, bir kardiyolog kadar EKG yorumlama konusunda mahir olmalı. Bu anlamda da bir içsel reklam yapayım. Atüder bu konuda da acil tıpçıların yanında düzenli olarak EKG kursları oluyor. Yakın bir zaman aralığında Ahmet Hocam değil mi? Ankara'da bir kursunuz olacak. Bu anlamda bu kurstan da faydalanmanız temennisiyle sunuma devam ediyorum. İdrar tahlilleri bir diğer önemli belirteç olacaktır bizim için. Ve klasik sınıflama. Arkadaşlar acil hipertansif olguları biz aslında ben daha çok emergency ve urgency şeklinde alt gruplara değerlendirmesi şeklinde olanlarını benimsiyorum. Bunun dışında komplike olmayan yani non-emergency ve urgency olan komplikasyonu olmayan hipertansiyon şeklinde ve geçici hipertansiyon dediğimiz yine alt gruplarının olduğunu sınıflandırmada biliyoruz. Bir hipertansiyon hastasında belki de bir acil tıp doktorunun netleştirmesi gereken hususlardan bir tanesi de son organda herhangi bir problem oluşmuş mu oluşmamış mı? Çünkü tedavi süreci bununla direkt bağlantılı bir durum arz edeceğinden dolayı bunu netleştirmesi gerekiyor. Kalp, böbrek, beyin buna gözü de ekleyebilirsiniz veya nörolojik açıdan başka sıkıntıların olup olmadığını da ekleyebilirsiniz. Yine periferik sıkıntılar da bu grupta değerlendirilebilir ama 3 ana organ bu anlamda hasar oluşturma açısından araştırılmayı gerektiriyor. Hipertansif aciller eğer son organ, hedef son organ hasarı ile birlikte kan basıncının yüksek olduğu bir durum söz konusu ise işte biz bu durumu hipertansif acil olarak tanımlıyoruz.
daha önceden normotansif olunabilen hipertansiyonu olan hastalarda da gelişebiliyor. Burada şunu vurgulamak istiyorum. Eğer bir kişide hipertansiyon varsa bu hipertansiyonun sayısal, rakamsal yüksekliğiyle end organ hasarı arasında da doğru bir orantı yok. Yani yükseklikle hasar arasında doğru bir orantı olmadığını da özellikle vurgulamak istiyorum. Tansiyonun az bir miktar rakamsal yüksekliği kesinlikle bir acil tıp doktorunda rehavete sebebiyet vermemeli. Sıklıkla hastaların kan basıncı sistolik 180 mm civa veya diastolik 120 mm civa üzerinde bulunsa da tanı için az önce söylediğim sebepten dolayı reel bir tanımlama yapmak çok da doğru değil kanaatindeyim. Evet, neticede diastolik kan basıncının 120 mm civanın üzerine çıkması da hipertansif kriz için belirteç arkadaşlar. Amaç, az önce de söylediğim gibi son organda hasarı önlemek. Yani bu hipertansif krizlerde acil tıpçının amacı son organlarda hasarı önlemek veya önleyebilecek bir süreç içerisinde hasta karşısına çıkmamışsa oluşabilecek olan hasarı sınırlayabilmek temel amaç olmalı. Tabii ki biz acil servislerde hipertansiyonları takip ediyoruz ama netice itibariyle ben şahsi kanaatim acil servislerde uzun süreli takip gerekiyorsa acil servisin de yoğun bakım konforunda hastaya hizmet vermesi gerekiyor. Bunu başarılı bir şekilde ülkemizde devam ettiren birçok klinik var. Kendi hastanemizdeki acil tıp kliniği de bu örnekler arasında sizlere söyleyebilirim. Tabii ki siz eğer bir yoğun bakım kalitesinde hizmet veriyorsanız oradaki o end organ hasarını sınırlamak istediğiniz olan hastanın tedavisini de intravenöz şekilde dizayn etmeniz gerekiyor. Reel ve rasyonel olan da bu sevgili arkadaşlar. Oral ajanların intravenöz verilen ajanlara göre kan basıncı üzerine olan etkisi netice itibariyle herkesin bildiği bir realitedir. Bu yavaş bir süreç olarak fayda gösterecektir. O anlamda biz oral ajanları bu süreçte ilk anda aklımıza getirmiyoruz. Ya birçok problem, end organ hasarı organlarını söylemiştik. Birçok problem oluşturuyor hipertansif durumlarda. O anlamda belki de biz spesifik bazı vakaları da vereceğim. Zamana karşı yarışıyoruz. Oldukça geniş spektrum var arkadaşlar. Hipertansiyon tedavisinde belki bu salonda kullanan arkadaşlar da vardır. Yani 100 tane hipertansiyon tedavisi gören kişiyi siz bir araya getirseniz inan ki aynı ilaç kullananların sayısı oldukça fazla değildir. Yani spektrum oldukça geniş ve her klinisyen, kardiyologlar olmak üzere farklı ajanları değerlendirebiliyorlar. Ama bunun işte önüne geçebilmek için saygın dernekler, kuruluşlar güncellemeler yapıyorlar ve buna göre şu problemde şu ilaçların ön planda düşünülmesi şeklinde yaklaşımları kamuoyunun, sağlık kamuoyunun bilgisine sunuyorlar. Evet, burada da farklı ilaçları görüyorsunuz. Peki yani bu kadar geniş spektruma ve farklı kategorilerde farklı etkileşimleri olan ilaçlardan biz nasıl bir süzme yaparak uygun olanını seçeceğiz? Yani ideal bir antihipertansif için biz hangi kriterleri göz önüne alacağız? Kalp tepkisini veya kalp atış hızını değiştirmeden sistemik damarsal direnci azaltarak kan basıncını düşürmeli. İdeal bir antihipertansif arıyor isek bu ilaç bu özelliğe sahip olmalı. Beyne, kalbe ve böbreklere kan akışını düşürmeden sistemik vasküler direnci azaltmalı. Kardiyovasküler kontrol mekanizmalarının korunabilmesi için barorefleks mekanizmalarını etkilememeli. Düşük yan etki profiline sahip olmalı. İnme ve koroner rahatsızlıklar gibi kardiyovasküler hastalıklar riskini azaltarak
hem morbidite hem de mortaliteyi azaltmalı ve refleks taşikardi yapmamalı. Biz hekimler genelde bir ilaç vermeden önce olası yan etkilerinin ilk planda akla getirilmesiyle bir şekilde kullanacağımız ilaçta zihinsel kendi background'umuza karşı bir sınırlama yapıyoruz. Bence bu sunumdaki ideal antihipertansif özelliklerini bilmemiz başka yaklaşımların da önüne geçerek daha rahat karar verebilme açısından bizlere fayda sağlayacaktır diye düşünüyorum. Yaşam tarzı önerileriyle birlikte ki bunun içerisinde beslenme alışkanlıklarının değiştirilmesi, sağlıklı beslenme, sigaranın bırakılması, düzenli fiziksel aktivite ve kilo verme ve bu Covid döneminde maalesef tabii ki bunlardan kaçını rahatlıkla yapabiliyoruz? Soru işareti. Ve bu riskli durumlarda kardiyovasküler hastalık, kronik böbrek yetmezliği, diyabet veya son organ hasarı olanlarda acil ilaç tedavisi başlanması gerekiyor. Bunlardan bir tanesi de arkadaşlar urapidil, alfa bloker. Esas olarak bu ilacın özelliği postsinaptik alfa-1 adrenerjik reseptörleri antagonize ederek 5-hidroksitriptamin A1 reseptörlerini uyararak çalışma mekanizması gösteriyor. Böylece az önce dedik ya ideal bir antihipertansif refleks taşikardi yapmamalı. Böylece refleks taşikardi olmaksızın kan basıncında orta derecede düşüş ile vazodilatasyon sağlayan ikili etki gösteren bir mekanizma ile bizlere tansiyon düşürülmesinde yardımcı oluyor bu ajan. Dediğimiz gibi dual etki yani ikili etkisi söz konusu, refleks taşikardi yapmıyor ve bu anlamda biz şunu söyleyebiliyoruz. Katekolaminlerin vazokonstrüktör etkilerini azaltıp direkt kendisi dilatasyon yaparak kalbin kontraktil fonksiyonlarına çok fazla müdahale, çok değil, tamamen yakın genel anlamda bir müdahale olmadan ciddi anlamda bir katkı sağlıyor. Alfa blokaj etkisi bu. Buna ek olarak ikili etkinin ikinci ayağında ise sempatik sinir sistemi tonusundaki refleks artışı önlüyor, azaltıyor ve dolayısıyla da refleks taşikardi yapmıyor. Bu anlamda aslında hem Dünya Hipertansiyon Derneği'nin hem de diğer sağlık kuruluşlarının önerdiği hem algoritmalara hem de tablolara kendini yerleştirmiş olan bir ajan bu anlamda urapidil. Ve bu ilacın hem hipertansif krizlerin hem de perioperatif hipertansiyon yani cerrahi branşlarda da biliyorsunuz ki arkadaşlar hipertansif hem öncesinde hem de sonrasında ameliyatın ciddi bir sıkıntı oluşturuyor. Bu anlamda bu kesitsel dönemde de yine bu ilacın etkinliği ile ilgili önemli verilere sahibiz. Bir diğeri ise preeklamsinin tedavisinde etkinliği olduğu. Akut inmenin yönetiminde de potansiyel bir rol olduğunu yine biz bilimsel veriler ışığında söyleyebiliriz. Özellikle hemorajik enfarkta biz bu konunun daha etkin bir şekilde gündeme getirildiğine sahibiz bilgi anlamında. Evet, az önce söylediğim tablolardan bir tanesi. Avrupa Kardiyoloji Derneği'nin 2018 kılavuzu. Burada hem böbrek yetmezliğinde hem akut hemorajik stroke'da hem de akut kardiyojenik pulmoner ödemde alternatif olarak aslında birinci sıradaki çizgideki tedavi ajanlarının bir kısmının Türkiye'de olmadığını da biliyoruz. Bu anlamda ikinci sıradan birinci sıraya geçiş durumundan da söz edebiliriz. Nazmine Hanım, Fransa'yı sormayacağım. Yine labetalol'un intravenöz formu var mı diye. Var mı sizde? Labetalol etken maddesinin ticari
intravenöz formu var mı sizde? Aklınızda değil, evet. Ülkemizde bu ajanların bir kısmı var, bir kısmı ise Sağlık Bakanlığı tarafından isim vermek istemiyorum ama kısa zaman önce toplatıldı. O anlamda Rapidil'in burada alternatif olarak sunulması sanki birinci hattaki tedavi ajanına geçişine de bu yaşanan olaylar katkı sağlayacak gibi görünüyor. Bu da arkadaşlar Uluslararası Kardiyoloji Derneği'nin 2020 kılavuzu. Burada da yine aynı çizgili değerlendirme yapılmış. Böbrek malin hipertansiyonda yine kanamalı serebrovasküler olaylarda ve akut koroner olgularda bu ajanın alternatif şekilde hekimler tarafından kullanılması tavsiyesinden bahsedilmekte. Ve bunların ışığında tabii ki Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığımızın da hazırlamış olduğu, kardiyolog ekipleri tarafından hazırlamış olduğu kılavuzda da bu ajan yine yerini almış. Aynı hem hipertansiyon derneklerinin tabloları hem de kardiyoloji derneklerinin önerileri doğrultusunda benzer çizgide endikasyonlar ifade edilmiş durumda. Tabii ki bunu tekrar edecek olur isek akut kardiyojenik pulmoner edemde, koroner olaylarda ve böbrek yetmezliği olsun veya olmasın, birlikteliğinde veya birlikte olmaması durumunda yaşanacak malin hipertansiyon olgularında alternatif tedavide bu ajan önerilmekte. Bununla ilgili birçok çalışma var arkadaşlar. Ben bunların detaylarına girmeyeceğim ama netice itibariyle bu çalışmalarda etkinliğiyle ilgili verilere sahibiz. Sunum zaten daha sonra derneğimizin veri havuzunda sizlerin değerlendirmesi ve incelemesine sunulacak. Oradan daha detaylı değerlendirebilirsiniz. İnteraktif konuşma adına ben hızlandırıyorum. Bu ajan arkadaşlar intravenöz anlamında başkanımızın da ilk başta ifade ettiği gibi Türkiye'de en azından şu saate kadar benim bildiğim anlamda tek ajan olduğunu söyleyebiliriz. Bu ajanın hem bolus hem de infeksiyon nereden çıktı? İnfüzyon şeklinde içimiz dışımız Covid olduğu için neticede öyle bir dil sürçmesi oldu ama sürekli infüzyon şeklinde de bu ilacın kullanıldığını söyleyebiliriz. Pozolojisinde arkadaşlar dediğimiz gibi iki farklı uygulama durumu söz konusu. Birincisi bolus, ikincisi ise arkadaşlar bir perfüzör veya perfüzör olmadan drip infüzyon ile iki farklı uygulama şeklinde biz bu ilacı kullanabiliyoruz. Burada vurgulamak istediğim aslında en önemli cümle şu. Siz ilacı uyguladıktan sonra hangisinde olursa olsun fark etmez ama çok kısa zaman aralığında bir tansiyon değişikliğini gözlemliyorsunuz ölçümlerle. İşte bu zaman aralığını ben kendi gözlemlerimde 5 dakikadan daha az da gördüm ama genel olarak enjeksiyondan sonraki 5 dakika içerisinde kan basıncında azalma olması bekleniyor diyor. Gerçekten realite anlamında da biz bu rakamsal değişiklikleri görüyoruz. Tabii ki tedaviye verdiği yanıtın regülasyonlu kontrolü ile gerektiğinde siz bu ajanı tekrarlayabiliyorsunuz. Eğer siz etkin doz aralığına yakın bir sürece eğer sahipseniz infüzyon tedavisine geçiş anlamında da süreci devam ettirebiliyorsunuz. Tabii ki bunların rakamsal karşılıklarını detaylı bir şekilde prospektüsten görebiliyoruz. Bu ajanın iki farklı formu var arkadaşlar. 10 mililitrede 50 miligram veya 5 mililitrede 25 miligramlık infüzyon ve bolus formları var. Ve doz planı. Siz intravenöz bir enjeksiyon yani çok kısa bir zaman aralığında damar içerisine direkt ilacın uygulanmasını yapabiliyorsunuz. Ve bu yapıldıktan sonra ajanın uygulanmasından sonra 2 dakika sonra arkadaşlar bir kontrol yaptığınız zaman eğer kan basıncında istediğiniz düzeyde bir düşüklüğü size ilaç sağlamışsa infüzyon tedavisine geçebiliyorsunuz. Ama regülasyonda biraz daha devam edilmesi gerektiği kanaati sizin zihninizde hasıl olmuşsa ikinci bir
veya üçüncü bir uygulama tekrarlarını yapabiliyorsunuz. Ama sonraki infüzyon sürecini de yine ihmal etmemek gerekiyor. Burada bir örnek var arkadaşlar. Ben olgularda da yine bu tablo eşliğinde sunumlar yapacağım. Gördüğünüz üzere tabloda eğer siz uyguladıktan sonra, bolus uyguladıktan sonra 2-3 dakika sonra eğer istediğiniz düzeyi sağlayamamışsanız tekrarlayabiliyorsunuz. Evet, ben istediğim aralığa hastanın tansiyonu ulaştı diyorsanız gönül rahatlığıyla infüzyon sürecine geçebiliyorsunuz. İnfüzyon hızında arkadaşlar maksimum, ideal ve minimum değerleri burada görmektesiniz. Ama idame dozunun da ortalama 9 mg saat dozunda, ki bu kabaca arkadaşlar 250 mg urapadil ilave edilmiş 500 mililitre infüzyon. Bunu sabit olarak aslında ben klinikte düşündüm. Bunu total olarak kullandığınız zaman 550 oluyor. Hem ajanı hem de SF'i kullandığınız zaman. SF şartı yok, onu başta da söyleyeyim. Glukozun düşük oranda olduğu o sıvı ajanları da bu şekilde siz bu ajanla birlikte kullanabiliyorsunuz. Ve dolayısıyla saatte minimum 9 mg, maksimum ise 120 mg olacak şekilde bir dizayn ile etkin değerlere ulaşmanız sağlanabiliyor. Neticede bu ajanın arkadaşlar %81 ile %100 arasında değişken bir pozitif etki sağladığını söyleyebiliriz. Koroner sinüs kan akımına, miyokardiyal oksijen tüketimine ve miyokardiyal laktat salınımına etkisi yoktur ve kafa içi basıncını da artırmıyor. Yan etki oranı oldukça düşük arkadaşlar, ama kesin olan şu ki şu ana kadarki araştırmalarda çok ciddi sıkıntı oluşturabilecek yan etkiden bahsedilmiyor. Hipotansiyon, baş ağrısı ve baş dönmesi de akla getirilmesi gereken, oranı çok düşük ve agresif olmayan yan etkiler olarak sıralanabiliyor. Bu ajanla ilgili birçok ülkede çalışmalar yapılmış. Avrupa'da işte zaten pratiğini de Nazmine hocamda az önce gördüğümüz üzere Fransa'da kılavuzlara dahi girmiş. Avustralya'da yine bu ilacın önerilmesiyle ilgili kardiyoloji dernekleri tarafından öneriler, algoritmalar oluşturulmuş. Ve bu ilacın farklı ajanlarla etkinlik karşılaştırmaları yapılmış ve bu anlamda arkadaşlar tek bir doz uygulamadan sonra dahi örnek vererek dil altı nifedipin ile karşılaştırılmasında yanıt oranının nifedipine göre oldukça fazla olduğu sonucuna varılmış. Perioperatif uygulamalarda yine akla getirilmesi, preeklemsi vakalarda ve intrakraniyal hemorajilerde ilk akla getirilmesi gereken ajanlardan birisi olduğundan bahsetmiştim. İşte bu çalışmada yine bu cümlemi destekleyici mahiyette. Enjekte edilebilir urapadilin kullanımı kolay ve vakaların %80'inde etkili olan, anne veya fetüs üzerinde çok az ikincil etkisi olan bir antihipertansif ajan gibi görünmektedir diye sonuç bağlamış bu 2012 yılındaki yayın. Ama yani çok az etki dediğimiz ciddi bir kalıcı hasarın olmadığı basit yan etkiler şeklinde düşünülebilir. Bir diğeri perioperatif hipertansiyondu. Bu anlamda cerrahi operasyonların, özellikle de koroner arter cerrahisi ve abdominal aort cerrahisindeki hipertansif atakların, işte bir feokramostoma cerrahisi düşünün arkadaşlar, ciddi bir şekilde karşımıza sıkıntı oluşturabilecek bir süreci o cerrahların stresli bir şekilde yaşadığını da göz ardı edemeyiz. Bu anlamda intravenöz urapidirin de yararlı olduğu çalışmalarla gösterilmiş. Akut inmede de yine hem az önce de ifade etmiştim, hem serebral perfüzyon basıncını etkilememesini hem de kafa içi basıncını etkilememesi anlamında ciddi anlamda potansiyel bir protektif etkisinin olduğunu ifade edebiliriz. Yine nifedipine göre etkinliği üzerinde de çalışmalar bulunmakta akut inme ile ilgili. Tabii ki yani her ilaç mükemmel değildir. Aynı bizlerin olduğu gibi, değil mi?
Netice itibariyle burada da dikkat etmemiz gereken bazı hususlar var. Emzirme döneminde kullanılmaması gerekiyor. Yaşlı hastalarda kullanılmaz değil ama önlemlerin alınmasının ilk planda akla getirilmesi gerekiyor. Simetidin kullanılan hastalar, karaciğer yetmezliği hastalar, çocuklarla ilgili henüz yeterli bilimsel datalara sahip değiliz. Bu anlamda bu konularda dikkat etmek gerekiyor. Aort veya mitral kapak stenozu gibi mekanik bir fonksiyon bozukluğundan, pulmoner emboliden veya perikardiyal bir hastalık nedeniyle kalbin işlevinin bozulmasından kaynaklanan bir kalp yetmezliği konusunda da yine uyarılar yapılmakta. Şimdi bazı olgular var. Bu olgularda tabii ki ürapedil tercih edildiği zaman başarılı olduğumuz vakalar var. Bunların birkaçını ben örneklendirme yaparak sizlere sunmak istiyorum. Erkek hasta 48 yaşında nefes darlığı ve progresif bir nefes darlığı şikayetiyle başvuruyor ve bu arada da tansiyon yüksekliği saptanıyor. Diğer problemlerini çok fazla gündem almak istemiyorum ama bu anlamda bu hastanın hem akciğerinde sıkıntısı olduğunu ve tansiyon arteriyelinin de 205'e 148 milimetre civar şeklinde bir raporlamasının olduğunu biliyoruz. Elektrokardiyografisinde atrial fibrilasyonu olan, EKOS'ta yapılmış olan bu hastada ajan olarak ürapedilin kullanılması sonrası 3. aşamada infüzyon aşamasına geçmeden bir tansiyon değerinde, ki şu 1. ve 3. aşama arasında arkadaşlar zamansal aralık olarak en fazla 9 dakika, 10 dakika veya 12 dakika gibi bir zaman aralığını düşünelim. Yani öyle çok uzun bir zaman aralığı söz konusu değil. Regülasyona katkı sağladığını ifade edebiliriz. İkinci olguda yine 62 yaşında kadın hasta, son 3 ay içerisinde yine ilerleyici bir nefes darlığı varmış bu hastanın da yine benzer ve kardiyoloji ilaçlar alıyor ama buraya yazmamışım. Düzenli bir kullanım durumu çoğu insanımızda olduğu gibi bu kişide de yokmuş ve kan basıncı yine yüksek. EKG'de sağdal bloğu izleniyor ve bu anlamda bu ilacı tercih ettiğimiz zaman arkadaşlar 152'ye 88, 25 miligramlık 5 mililitrelik bolus dozundan bahsetmiştik arkadaşlar. Bu uygulandığı zaman 60 dakikada, ki bunun zaten az önce sizlere maksimum, ideal ve minimum dozlarından bahsetmiştik. İdeal doz aralığına göre hesaplandığı zaman hedeflenen seviyeye kadar infüzyona devam ettiğimiz zaman arkadaşlar bu hastada da biz 146'ya 82 milimetre civarlık değerleri gördük bu olguda. Önemli endike olduğu durumlardan bir tanesinin de intrakraniyal hemorajiden söz etmiştik başlangıçta. Bu vakada o kategoride değerlendirilebilecek bir vaka. Yaşlı olmayan bir vaka, 52 yaşında. Bu hipertansif hastanın acil servisteki görüntülemesinde intrakraniyal hemorajı sonrası o kısa süre içerisindeki, hani hep başkanımız diyor ya, yaşam ile ölüm arasındaki o ince çizgide hızlı karar alma ve bunu uygulama yetisine sahip olan bir kişi acil tıp uzmanı olmalıdır. Ben de aynı düşüncedeyim. İşte o kısa zaman aralığında siz ivedi bir şekilde bu yüksek durumdan end organlarda da oluşan hasarları daha da fazla artırmama adına müdahil olmak durumundasınız. İşte ürapedille biz de bu aşamada çok fazla, özellikle sistolik kan basıncını da düşürmememiz gerektiğini bilerekten süreci infüzyonla regüle edip daha sonraki aşamaya teslim etmiş olduk. Farklı bir hasta daha, aslında çok geniş spektrumları olan hastalar var ama bu kısa zaman aralığında bu sunumu hazırladım. O anlamda eksiklikler için tekrar özür diliyorum ama bu hastanın da yine
endorgan hasarı açısından değerlendirilmesi yapılmıştı. Biyokimyasında da çok böyle ciddi anlamda bir sıkıntı olmadığını hatırlıyorum. Risk faktörü sigara, zaten kullandığı ilaçları olan ve uzun süreli yıllardır tansiyon olan bu hastada muhtemelen yine düzensiz kullanmaydı. Yüksek bir tansiyon arteriyel ölçüm, manometrik ölçümle ideal şartlar sağlandıktan sonra yüksek olduğu saptanınca bu hastada hem bolus hem de infüzyon anlamındaki süreç kurallara riayet edilerek sağlandı. Altta zaten yine o kullanım aralığı ile ilgili algoritmik verileri tablo verilerini görüyoruz. Bu anlamda biz bu hastanın infüzyonunda, genelde ben acil serviste çok fazla böyle üçlü rakamlardaki değerlendirmeler olmadı ama ikili rakamlardaki değerlendirmeleri bizzat takip ettim ve bu anlamda genel itibariyle infüzyonda diğer kliniklerdeki deneyimlerin ne olduğunu bilmiyorum ama kendi adıma genelde infüzyonda minimum doz aralığını tercih ettim ve bu anlamda da çok ciddi çok ciddi demeyelim de bir sıkıntı yaşamadığımızı da net olarak ifade edebilirim. Arkadaşlar, Urapedil'in birçok ilaçla, zaten nifedipin örneğini de vermiştim, karşılaştırması ile ilgili yayınlardan bir tanesi de nitrogliserin. Çok fazla detayına girmeyeceğim ama kalp yetmezliği olan yaşlı hastalardaki yapılmış olan bu randomize çoklu merkezli, muhtemelen evet Çin'de yapılmış. Bu çoklu kontrollü çalışmada da, çoklu merkezli kontrollü çalışmada da yine karşılaştırma yapılarak Urapedil'in kardiyak yükünün daha iyi azaltabiliyorcu ve EF artışını teşvik edebildiğini ve sonuç itibariyle konjestif kalp yetmezliği semptomlarını hızla giderdiğini ifade etmişlerdir bu çalışmada. Akut sol kalp yetmezliği olan yaşlı hastalar için de güvenli ve etkili bir vazodilatör olarak sonuç bölümünde açıklama yapıyorlar. Böbrek problemi olan, ki gerçekten o yaş grupları böbrek açısından da sıkıntı oluşturuyor ve metabolik problemler olan bu kişilerde ek fayda da sağlayabilir şeklinde. Bu durumu diyabet için de söyleyebiliriz. Çünkü onunla ilgili çalışmalar da var arkadaşlar. Diyabet hastalarında hem lipid profiline hem de insülin regülasyonu ve glisemik düz regülasyon anlamında katkı sağladığına dair de yayınlar bulunmakta ama onu burada sunmadım. Yine arkadaşlar etkinliğiyle ilgili başka bir çalışma Yeni Zelanda'da yapılmış ve bu etkinlik anlamında gözlem, birkaç saatlik gözlem yapıldığı zaman bu hastalarda tekrar kan basıncının infüzyondan sonraki süreçte yükselme durumunun ciddi anlamda bizi rahatsız etmediği sonucuna da varılmış. Bir olgu daha arkadaşlar, bu hastada yine komorbid problemlerin olduğu, düzensiz tansiyon arteriyele sahip olan bir kadın hasta. Oldukça genç denilebilecek, 42 yaşında acil servise başvuruyor. Nörolojik muayenesinde de arkadaşlar, tabii ki fizik muayenesi de bir hemoroji şüphesiyle, ivedilikle hastanın görüntülemeye gönderilmesi neticesinde mezensefalon çevresine lokalize bir kanama olduğu gözlenerek bu hastada yine biz o diğer nörolojik bilimlerle konsültasyon aşamasında tabii ki bizim tanıyı netleştirmemiz ve hastanın sürecinin, akıbetinin ne olacağını beklerken tedavi yapmama gibi bir lüksümüzün olmadığı gerekçesiyle ivedilikle tedavisine de başladığımız bu hastada da infüzyon sonrası 130'un altına düşmeyecek regülasyonu sağladığımız bir tedavi protokolü uygulayarak etkin bir tansiyon arterial regülasyonu sağladık diyebiliyoruz. Bu ilacın özellikleriyle ilgili birkaç cümle söylemek gerekiyor ise kalp atım hızını değiştirmiyor.
Çünkü kalbin fonksiyonları üzerine çok etkin bir sıkıntı oluşturmuyor. Refleks taşikardiyi özellikle birkaç slaytta vurguladım. Tolerans gelişmiyor. Hem 5-hidroksitriptamin 1 hem de direkt postsinaptik alfa 1 blokajı ile ilgili etkinliğinden bahsetmiştim. Kılavuzlara girdiğinden bahsettim. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığımızın da bu anlamda tablolarında yer almış bir postsinaptik alfa bloker. Sodyum içermiyor ki bu sodyum probleminin zaten hipertansif hastalarda düzensiz bir beslenme alışkanlığının da ciddi bir sıkıntı oluşturduğunu ifade etmiştik. Sodyum diyetine uygun, heparinin etkilerini değiştirmiyor. Az önce de söyledim, ikili etki mekanizması iki farklı şekilde sağlanıyor. Birincisi bolus intravenöz, diğeri ise driplioya perfüzatör ile infüzyon şeklindeki bir uygulama avantajından bahsetmiştim. Fiyat anlamında da gerçekten bir farklılık oluşturuyor diye bilgiye sahibim. Yani hipertansiyonun o geniş spektrumlu ajanlarının fiyat değişkenliklerinin de aynı spektrum şeklinde yorumladığı bir ligde fiyatının da avantaj sağladığı bir reel durum. Sunumumu biraz uzattım, affınıza sığınıyorum ve bu anlamda sözü tekrar size veriyorum Sayın Başkanım. Çok teşekkürler. Öncelikle. Şimdi arkadaşlar, konu biraz bizim açımızdan önemli yani. Hipertansif acillerin çok önemli bir bölümünü teşkil ediyor ve çok dramatik hasta grubu da bazen de dediğim gibi çaresiz kaldığımız hasta grubu oluyor. Ben şöyle bir hastamdan bahsedeyim. Bu hasta grubu çok önemli. Özellikle orta yaş, yani orta yaş diyeceğimiz 40-50 diyelim. Ona orta demiyorlar. Şimdi genç diye söylüyoruz ama o gruplarda baş ağrısı çok ciddi bir patolojidir. Hep söylerim, o yaşlarda baş ağrısından çok çekinin. Çünkü bu sakın habercisi olabilir. Özellikle 47 yaşlarında pik yaptığını biliyoruz. Şimdi bu hastalarda sak ilk kanamada kendini toparlayabilir. Nitekim böyle bir hastam olmuştu. Artık geri dönüş bekliyorduk. Ekstübe edecektik. Ama bunların 24 saat içinde ikinci hipertansif kanama durumu var. O hastada tansiyonu kontrol etmek hayati bir önem arz ediyor. Onun için özellikle bir grup hastamızda bize çok önemli bir alternatif getirdiğini görüyorum alfa blokerleri. O da iskemik değil de hemorajik stroke'da zaten elimizde en güçlü şeylerden biri Hakan Hocam, öyle görünüyor. Bizim arkadaşlarla bir deneyimimiz arttı. Biraz kendi hastanemizde de ama bir de iskemik stroke yapmış olduk. Değil mi arkadaşlar? Onda da iyi sonuçlar elde ettik ama Hakan Hoca'nın bahsettiği şey var. Çok çabuk düşürüyor değil mi Hakan Hocam ya? Evet. Biraz böyle alfa blokerlerden de bunu bekliyoruz herhalde. IV intravenöz veriyorsun, bolus veriyorsun. Birdenbire şok bir tansiyon düşüşü görüyoruz. Bu da siz gözlemlendiniz mi bunu? Ben özellikle bazı acil tıp meslektaşlarımızın yan etkiler konusunda tedirgin olduğunu bu süreçte sorguladım. Yani ne düşünüyorsunuz falan diye. İşte ilk doz senkopu, refleks taşikardi. Benim yani burada dediğim vaka sayıları çok yüksek değil. Hani klasik derler ya, daha fazla bu konuda pratik değerlendirmeler gerekiyor ama benim kendi uyguladığım o ikili rakamlardaki hastalarda bu sıkıntıları görmedim. İnanın ki bir acil tıp kliniğinde siz bir ilacı uyguladığınız zaman ya bunun yan etkisinde şu sıkıntı olabilir diyerekten bir tereddüt içerisine girmeyin. Hepsinin telafisine olacak konfora sahip bir klinikte çalışıyorsunuz. Yani bu hasta arrest olursa ne olur? Genel anlamda söylemek istiyorum. Bu olaya özgül değil. İşte solunum sıkıntısı olursa ne olur? Hepsinin çözümü sizin zaten o kliniğinizde elinizin altında. Yani siz negatif senaryoları düşünerekten olası pozitif sonuçlara ulaşma konusunda kendinizi lütfen sınırlamayınız. Evet, çok teşekkürler. Şimdi hem Behçet Hocam hem Nazmiye Hocamız istiyor ama vaktimiz dar hocam ya. Behçet Hocam uzatmamak şartıyla sizden başlayalım. Evet. Peki Nazmiye Hanım'a verelim. Evet.
Çok kısa Tamam, konuşacağım. kısa. Ben 2005'te mezun oldum ve ben 2005'ten beri kullanıyorum bu ilacı. Öyle mi? Çok iyi bir deneyim o zaman. Evet. Evet. Açıkçası o zaman gençken profesörlerimiz bize dedi en az yan etkisi olan ve en az kontraindikasyonu olan ilaçtı. Ve ben gerçekten yani ilk etapta her zaman A planım ürapidil oluyor. Yani hamile kadınlarda bile. Ve şu ana kadar gerçekten hiç problem görmedim. Ve Hakan hocamızın dediği gibi ilk doz 25 miligram yetmedi, ikinci doz 25 miligram yetmedi. Enfüzyon olarak veriyorum. Genelde 10 miligram başlıyorum. 25'e kadar çıktığım oluyor ama genelde o kadar 120'ye kadar hiç çıkmadım. Çok memnunum açıkçası. Laboratuvarda da herhangi bir şeylerim yok. Yani bunu gerçekten hani bir acil tıp uzmanı olarak paylaşmak istedim. Ya bu harika bir şey çünkü inanılmaz bir katkı oldu, katılım oldu. Çünkü burada biz ilk ilaç kullanımı alfa bloker infüzyon yapacaksınız ya her asistan, her genç doktorumuz hatta hocalarımız ilk başta ben bile ya bir yapın bakalım başında bir duralım ne olacak fikrinde bir yaklaşımımız oluyor yani şimdi. Tabii burada Nazmiye 15 yıllık bir hikaye bilmiyorum firma yetkilileri bu konuda ne der? Böyle bir tecrübe hiç görmemişlerdir herhalde. Muhteşem oldu. Yani şimdi bizim tereddütlerimizi giderdin Nazmiye. Bizim tereddütlerimiz gitmiş oldu. Asistanlarımız da dikkat etsin buna. Bakın 15 yıldır kullanan Fransa'da acil uzmanı. Tabii Türkiye'de biz 15 yıldır temin edemiyoruz. Bize yeni geldi ve bu çok aydınlatıcı oldu. Çok teşekkür ederim. Becet Hocam. Vakit doldu. Evet çok doğru. Çok güzel bir tespit. Şimdi bu özellikle şeyden sonra biraz vakte daha çok dikkat etmek lazım. Onu da söyleyelim. Şimdi arkadaşlar bir 10 dakika çay içersiniz değil mi? 10 dakika. 10 dakika en fazla 15 dakika buradayız. Lütfen gecikmeyelim. 15 dakika içinde buradayız. Bu arada arkadaşlar Twitter aktivasyonlarımız başladı. Şimdi burada en yüksek Emre ne yapıyoruz? Evet şu hashtaglere en yüksek destekleri tespit ediyoruz. Lütfen hepiniz bu konuda elinizden geleni yapın. Bunlara da büyük ödüller vermeyi planlıyoruz. Vereceğiz. Tamam. Bekliyoruz 10 dakika sonra. Bugün yine bizim için bahsettiğim gibi tarihi bir gün. Pandemi sonrası ilk yüz yüze kongremizin ilk günü. Ve yine bir uydu sempozyumuyla karşınızdayız. Bu dönem aslında acil tıp açısından baktığımızda özellikle Covid döneminden sonra hani ani ölümler veya pıhtılaşma mekanizmasıyla ilgili problemler veya stroke'larda artışlar veya akut MI'da artışlar gibi konular hep gündemimize geldi. Özellikle Covid'in böyle pıhtılaşma mekanizmaları üzerine de etkisi bunu biraz daha farklı bir boyuta taşıdı. Ama akut koroner sendromlar herhalde acil eğitiminde bizim ilk sıraya koyduğumuz, resüsitasyondan sonra ilk sıraya koyduğumuz akut koroner sendromlar oluyor. Akut koroner sendrom tedavisinde yıllar içinde oldukça iyi gelişmeler yaşandı. Özellikle invazif girişimler bu konuda bir çığır açtı. Akut EMA'yla kaybettiğimiz, akut koroner sendromla kaybettiğimiz hasta sayısı giderek düşecek ama bu kalite kontrolünü sağlayacak bazı konular, iyileştirmeler devam ediyor. Acil tıp çalışanları, acil tıp uzmanları, asistanları ve burada bizimle birlikte olan aynı zamanda acilde çalışan pratisyen hekimler ve diğer acil çalışanları açısından da akut koroner sendrom eğitimi bizim için çok önemli bir nokta olmaya devam ediyor. Burada da bizim üzerimize düşen görevler var. Akut koroner sendromda yapılacak tedavinin zamanla bir yarış olduğunu, bu yüzden de verilmesi gereken ilaçların zamanında verilmesinin çok önemli olduğunu yıllardır bahsediyoruz. Yıllardır hep ben şu soruyu sorardım. Yani eğer elinde bir ilaç olsa, sadece bir ilaç olsa, akut MI'da, akut koroner sendromda hangi ilacın elinde olmasını isterdin? Hep asetil salisilik asit üzerine çalışırdık. Ama süreç şunu gösterdi ki, bir de P2Y12 inhibitörlerinin özellikle bu konuda çok ciddi bir gereksinimi var. Ve bunların erken verilmesinin, zamanında verilmesinde
çok büyük önemi var. Yaklaşık 4-5 yıldır biz bu konuda özellikle eğitimlerimize devam ediyoruz. Kılavuzları takip ediyoruz, çalışmaları takip ediyoruz. Son 1-2 yıl içinde de yine yüz yüze yaptığımız kongrelerden sonraki süreçte kılavuzda çok önemli değişiklikler oldu. Bizi çok ilgilendiren değişiklikler. Ama bu derste özellikle bir cümleyi ben burada belirtmek istiyorum. Bakın, kılavuzlarda özellikle akut koroner sendromda bir şey geçer. İlk tıbbi temas. Bu ilk tıbbi temasın kimin tarafından yapıldığını acil hekimleri olarak çok iyi biliyoruz. Bu yüzden o ilk tıbbi temasta biz üzerimize düşeni acil çalışanları olarak yapmak zorundayız. Tedavide inisiyatif almak zorundayız. Bu konuda özellikle multidisipliner yaklaşımlar sağlayarak kardiyoloji camiasıyla birlikte acil tıp camiası, sektör temsilcileri ne yapmaya çalışıyoruz? Doğru tedavi oranlarımızı yükseltmeye çalışıyoruz. Eksik tedavilerimizi arttırmaya çalışıyoruz. Türkiye'nin geneline bakıp işte bu konuda hangi acil serviste, hangi ilde ne kadar bu P2Y12 inhibitörleri kullanılıyor, bunları da herhalde sunmamız gerekecek. Burada çok değerli yabancı konuklarımız var. Onlar da muhtemelen dinliyorlar kulaklıkla. Hindistan'dan, Özbekistan'dan, dünyanın çeşitli ülkelerinden onlar da takip ediyorlar. Onların da katkıları bizim için değerli olacaktır. Bu konuda çok değerli bir hocamızı ben davet edeceğim. Profesör Doktor Adnan Abacı, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı'ndan değerli hocamız bizi bu konuda aydınlatacak. Hocam buyurun. Değerli başkan, değerli meslektaşlarım, bu oturumda ben size ST yükselmesiz miyokard akut koroner sendrom kılavuzundaki hem değişikliklerden hem de bu değişikliklere neden olan çalışmalardan kısaca bahsedeceğim. 2020 ESC, Avrupa Kardiyoloji Derneği, ESC diye kısaca söyleyeceğim bundan sonra. Kılavuzu biliyorsunuz 220'de yenilendi, 2020'de yenilendi. Daha önce 2015'te bir önceki versiyonu çıkmıştı. Arada bir güncelleme yapılmıştı. Şimdi buradaki esas konumuz ön yükleme meselesi. Bu kardiyologlardan daha çok sizi, yani acil hekimi meslektaşlarımızı ilgilendiren bir konu. Ön yükleme diye Türkçe'ye çevirdim. Ön tedavi denebilir, pre-treatment. Öncelikle ön yükleme dediğimiz zaman ne anlıyoruz, ne anlamalıyız? Ön yükleme, ST yükselmesiz akut koroner sendromda. Burada ST yükselmesiz akut koroner sendrom ifadesini özellikle kullanıyorum. ST yükselmesiz MI ve kararsız anjinayı kapsayan bir terim bu, biliyorsunuz. Ön yükleme, ST yükselmesiz akut koroner sendromda koroner anjiyografi yapılmadan önce P2Y12'nin başlanmasıdır. Bu bazen ambulansta ama hemen daima acil serviste yapılan bir uygulamadır. Bazen de kateter laboratuvarı olmayan bir hastanede de başlanabilir. Ama esas itibariyle ön yükleme acil servislerde yapılan, ülkemiz şartlarında acil servislerde yapılan bir tedavi şeklidir, bir uygulamadır. Konumuz, bugünkü tartışacağımız nokta ST yükselmesiz akut koroner sendromlar. ST yükselmeli miyokard enfarktüsünde ön yükleme diye bir tartışma yoktur. Çünkü bu hastalara tanı konar konmaz P2Y12 yüklemesi yapılmalıdır. O nedenle burada ön yükleme tabirini kullanmıyoruz. Hemen başlanır ve yüklenerek başlanır. Ön yükleme tartışması veya ifadesi ST yükselmesiz akut koroner sendromlar için geçerlidir. Öncelikle bunu vurgulayayım. 2015 kılavuzunu hatırlatacağım.
ESC'nin 2015 NIST AKS kılavuzu bu konuda bize ne diyordu? Eldeki verilere bakarak, biliyorsunuz yeri gelmişken şunu da hatırlatayım. 3 tane P2Y12 inhibitörümüz var. Bunlar klopidogrel, ticagrelor ve prasugrel. Kılavuz bu 3 P2Y12 inhibitöründen bir tanesi için, prasugrel için ön yükleme yapmayınız diyordu. Birazdan nedenini açıklayacağım. Diğer ikisi için, klopidogrel ve ticagrelor için ise bu konuda elimizde bilgi yok, yeterli veri yok. O nedenle yükleyin veya yüklemeyin diyemeyiz diye bir yorum yapıyordu ve öneri vermiyordu. Yani bu sınıf 1, sınıf 2A, sınıf 2B, sınıf 3 gruplarından hiçbirini kullanmıyordu. Sadece bir öneri yapamayız, elimizde yeterli veri yok diyordu 2015 kılavuzu. Peki bu kılavuza bunu dedirten neydi? Elimizdeki veri yok diyordu, neler vardı veya prasugrel için niye yükleme yapmayın diyordu. Elimizde kayda değer 2015 kılavuzu öncesi 2 tane çalışma vardı. Bu konuyu da üzerinde konuşabileceğimiz, bu konuya değinen. Bir tanesi PCI Cure çalışması. Cure çalışması aslında akut koronel sendrom hastalarında aspirine klopidogrel eklenmesinin yararlı olup olmayacağını araştıran büyük bir çalışmaydı. Bunların bir kısmına perkütan koroner girişim yapılan hastalar vardı. O PCI Cure olarak alt bir çalışma şeklinde tasarlandı ve bu grupta aslında ana konu yine aspirine klopidogrel eklenmesinin faydalı olup olmayacağını araştırmak idi. Fakat ilk bir ay hastalara girişim yapılmadan önce başlandı. Plasebo verildi veya klopidogrel verildi. İlk bir ayda tüm hastalara klopidogrel verildi. O nedenle ön yüklemenin, ön tedavinin değerlendirmesini sağlayabilecek bir çalışmaydı. Burada ön yükleme yapılması, yani hastaya acile gelir gelmez klopidogrel başlanması, anjiyografiden sonra başlanmasına üstün bulundu. Fakat bu çalışma çok eski bir çalışmaydı. 2003'tü yanlış hatırlamıyorsam. O zamanki şartları taşıyan bir çalışmaydı. Ve ön yüklemeden anjiyografi yapılmasına kadar geçen süre ortalama 6 gündü. Yani çok uzun bir zaman geçiyordu hastaların anjiyografiye gitmesine kadar geçen sürede. Yine bu çalışmada rutin invaziv yapan merkezler dışlanmıştı ve ana çalışmanın sadece alt bir grubunu oluşturuyordu. İkinci çalışma Akkos çalışması. İşte bu prasugreli yüklemeyin dedirten çalışma. Aslında esas ön yükleme yapılıp yapılmamasını inceleyen çalışma buydu. Burada nistemiyle gelen hastalar prasugrele veya plaseboya randomize edildi. Anjiyografi yapılana kadar. Anjiyografi yapıldıktan sonra bu ön yükleme yapılmayan gruba da tabii ki prasugrel yüklendi. Yani bu gerçek bir ön yüklemenin işe yarayıp yaramadığını araştıran, karşılaştıran bir çalışmaydı. Prasugrelin anjiyografiden önce hastayla karşılaşıldığında acil serviste verilmesiyle anjiyografiyi yapıp anatomiyi gördükten sonra prasugrel verilmesi karşılaştırıldı. Ve görüldü ki beklentilerin aksine, aslında beklentiler şöyleydi, ön yüklemenin iyi çıkabileceği yönündeydi. Fakat görüldü ki iskemik olaylardan kastettiğimiz kardiyovasküler ölüm, tekrar enfarktüs, inme, acil revaskülarizasyon ve glikoprotein 2B 3A inhibitörü kullanımı. Yani iskemik olaylar, iskemiyle seyreden olaylar. Bunlar arasında bir fark olmadığı görüldü. Yani beklentimizin aksine ön yükleme yaptığımızda bu klinik olaylar, bu iskemik olaylarda bir azalma görülmüyor. Buna karşın kanama, tabii ki antitrombosit veya antikoagülan tedavinin kötü bir tarafı kanama, biliyorsunuz her zaman için önem verdiğimiz bir nokta. Kanamalarda artış olduğu görüldü, majör kanama. Arkadaşlar biz kardiyoloji olarak kanamalara uzun yıllar gereken değeri vermedik. Ama son yıllarda, son 5-10 yılda şunu fark ettik ki kanamaya bağlı ölümler, enfarktüse bağlı ölümler kadar önemli. Bu nedenle artık dikkat ederseniz büyük çalışmalarda majör kanama bir enfarktüs kadar önemli kabul ediliyor. Ve
kanamada artışa yol açıyorsanız eğer yaptığınız tedavi yüzünden o zaman mortalite faydası sağlayamayabiliyorsunuz. Hatta tersi bile oluyor. O nedenle kanama çok önemli. Bunlar majör kanamalar. Yani hayatı tehdit eden kanamalar. Ölümle sonuçlanabilen kanamalar. Dolayısıyla ön yükleme yapılan grupta majör kanamanın daha fazla olduğu görüldü. Yaklaşık bakınız 2 kattan fazla bir artış var. Bu şeyi çalıştırabilirsem. %1.7'ye karşı 0.7. Mutlak rakam olarak da %1'lik bir kanama artışı var. Dolayısıyla akkoz çalışması bize ön yüklemenin faydalı olmadığını gösterdi. Peki bu acaba ön yükleme ile anjiyografi arasında geçen süreyle alakalı olabilir mi? Yani süre uzadıkça, anjiyo geciktikçe faydalı olabilir mi ön yükleme? Bu da analiz edildi. Görüldüğü üzere erken yüklenenler, daha doğrusu yüklemeden şunu çalışmıyor mu? O yüzden mouse kullanacağız. Tamam. Bu sefer de oluyor. Tamam. Ekranı göstermiyormuş dijital ekran olduğu için. Gördüğünüz gibi anjiyografi, yükleme ile anjiyografi arasındaki süre uzadıkça bir fark yok. Yani o düşüncemiz süre uzadıkça ön yükleme işe yarar düşüncemizi de desteklemiyor bu çalışma. İster ön yüklemeyi yaptıktan kısa süre sonra, ister 24 saate varan sürelerde ön yükleme yapmış olun, bir fark olmuyor. Yani ön yükleme faydalı değil. İşte bu çalışma biraz önce 2015 kılavuzunda prasugrelle ön yükleme yapmayın önerisinin nedeniydi. Peki 2015 kılavuzu bize ön yükleme hakkında clopidogrel ve ticagrelor ile ilgili size bir şey söyleyemem demesine rağmen hepimiz, hem siz hem biz kardiyologlar olarak bu hastalara ön yükleme yapıyorduk. Neden? Elimizde bilimsel bir veri yok. Kılavuz da o zamanki kılavuz ön yükleme hakkında bir şey diyemem ama prasugreli yüklemeyin diyordu. Böyle bir pratiği nereden geliştirdik? Şöyle bir düşüncemiz vardı. Eğer biz antitrombosit tedaviye erken başlarsak, anjiyodan önce başlarsak, yani anjiyoya geldiğinde hasta antitrombosit tedavi yerleşmiş, oturmuş olursa, yüklemesini tamamlamış, etkinliği gerçekleşmiş olursa, girişime kadar o geçen sürede damar açıklığının daha iyi olacağını, işlem sırasında da daha iyi bir antitrombosit tedavi altında işlem yaptığımız için işleme bağlı enfarktüslerin daha az görüleceğini, erken stent trombozunun daha az görüleceğini ve bu damarla ilgili tekrar tıkanmanın daha az olacağını düşünüyorduk. Bunlar bizim teorilerimizdi. Ama aslında bir nokta daha vardı ki ön yükleme yaptığımızda işlem sırasında kanama riski artabilir. Bu hastaların daha sonra değineceğim bir kısmı bypass'a gidiyor, kanama riski artabilir. Akut koroner sendrom diye yatırıp akut koroner sendrom çıkmayan hastalara bu ilaçları veriyoruz. Ona bağlı riskler var. Bypass'ta gecikmiyor. Yani potansiyel zararları da var. Bu konuya daha sonra geleceğim için çok uzatmayacağım. Bunları çok göz önüne almıyorduk. Evet bunları düşünüyorduk ama bu potansiyel fayda, sol tarafı çok daha önem veriyorduk. O yüzden klinik pratiğimizde kanıt çok kuvvetli olmamasına rağmen ön yüklemeyi rutin kullanıyorduk. Hatta ilginç bir şey oldu. Bakın 2015 kılavuzu ne diyordu bize? Ön yükleme hakkında bir şey diyemiyorum prasugrel dışında. Prasugrel'i yüklemeyin ama clopidogrel ve ticagrelorla ilgili de bir şey söyleyemiyorum, yorum yapamıyorum diyordu. 2017'de aynı kılavuz güncellendi. Peki güncellenmede ne dendi o ön yüklemeye? Ticagrelor yoksa clopidogrelle ön yükleme yapabilirsiniz sınıf 2A öneri. Bir önceki kılavuzda yorum yapmıyorum diyordu. 2017'deki güncellemede sınıf 2A. Sınıf 2A'nın ne demek olduğunu biliyoruz. Yani sınıf 1 kadar kuvvetli olmasa da bir öneri. Tedavi yönünde bir öneri. Peki ne değişti? Arada bir yeni çalışma mı çıktı? Hayır. Bunu özellikle koydum. Kılavuzlar her şey demek değil arkadaşlar. Yani kılavuzlar da uzman görüşü içeriyor. Bakınız aynı veri setiyle 2015 kılavuzu yorum yapmıyorum dedi. Aynı veri setiyle, aynı çalışmalarla 2017 güncellenmesi sınıf 2A ile ön yükleme yapın dedi. Bunu da dikkatinizi çekmek istedim.
Kılavuzlar hiçbir zaman kanun gibi görmemek lazım. Sadece NISTEM için söylemiyorum bunu. Genel yaklaşımımızda, yani tıbba yaklaşımımızdaki noktada söylüyorum. Peki bunu da vurguladıktan sonra 2020 kılavuzu geldi. Bakınız bu sefer çok dramatik değişiklikler var. Ne oldu? Bir kere erken invaziv yaklaşım planlanan hastalara koroner anatomiyi görmeden rutin olarak P2-Y12 inhibitörü başlanması önerilmez, sınıf 3. Yani yapmayın. Uygulamayın. Sınıf 3 biliyorsunuz kontraindikasyon anlamında eski ifademizde. Dolayısıyla çok dramatik bir değişiklik oldu. Aynı zamanda tabii burada erken invaziv yaklaşım planlanan hastalarda tabiri sizi birazcık acaba bu az bir hasta grubu mu, özel bir hasta grubu mu diye düşündürebilir. Öyle değil. Günümüzde artık bütün dünyada NISTEMİ'ye erken invaziv yaklaşım uyguluyoruz arkadaşlar. Rutin olarak her yerde. Türkiye'nin hemen hemen her yerinde. Belki şöyle düşünebilirsiniz, işte ilçedeki vesaire. Türkiye'de birçok değil, her ilde artık anjiyografi laboratuvarı var. Büyük ilçelerde bile var. Olmayan yerlerde ilçelere çok yakın. Örneğin ben işte memleketim olduğu için biliyorum, Dinar'ı biliyorum. Isparta'ya 45 dakika anjiyografi laboratuvarı var. Afyon'a 1 saat anjiyografi laboratuvarı var ve bu bilinçteki hekimler zaten bu hastaları hemen buralara yönlendiriyorlar. Yani artık hastaların anjiyografiye ulaşmaları Türkiye'de çok kolay, çok çabuk ve çok yaygın. Dolayısıyla erken invaziv yaklaşım günümüzde standart bir yaklaşım. Özel bir hasta grubuna uyguladığımız bir yaklaşım değil. Demek ki burada çok dramatik bir değişiklik oldu. Ön yükleme yapmayın artık. Üçüyle de. Yani prasugrelle de yapmayın, ticagrelor'le de yapmayın ve clopidogrel'le de yapmayın. Bu kılavuzda bir başka önemli değişiklik daha. Yine perkütan koroner girişime gidecek hastalarda ticagrelor yerine prasugrel'i tercih edin diye sınıf 2A öneri geldi. Peki kimlere ön yükleme yapabilirsiniz, yapmayı düşünebilirsiniz ki buradaki öneride dikkat ederseniz sınıf 2B, yani çok kuvvetli değil. Erken invaziv yaklaşıma gitmeyecek hastalara kanama riskini de göz önüne alarak P2-Y12 inhibitörüyle ön yükleme yapabilirsiniz. Bu daha çok 24-48 saatten geç invazive gidecek hastalarda, bu da ön yükleme yapın değil bakınız. 2B, yani yapabilirsiniz, yapmayı düşünebilirsiniz, yapmalısınız değil. Peki neden bu kılavuz bu kadar dramatik bir şekilde değişti? Burada birkaç önemli çalışma geldi. Bunlardan bir tanesi ISAR React 5 çalışması. Bu çalışma ticagrelor temelli tedavi ile prasugrel temelli tedaviyi karşılaştıran bir çalışmaydı. NIST akut koroner sendromda. Akut koroner sendromların tümünde, özür dilerim. NIST grubunu ayrıca söyleyeceğim. Bu çalışmanın hipotezi aslında şöyleydi. Bu çalışmayı planlayanlar bu endüstriden bağımsız bir çalışma olarak yapıldı. Bir Alman grubu yaptı. Hipotezleri şuydu çalışmayı planlarken: ticagrelor yaklaşımlı tedavi prasugrel temelli tedaviye üstündür. Hipotez bu şekilde. Beklenti bu çünkü. Çalışmaya hem ST yükselmeli hastalar hem ST yükselmesiz hastalar alındı. Az bir kısmı da kararsız anjinaydı. %40 kadarı STEMI, %46'sı NISTEMI, %13'ü de kararsız anjina. Yani %60 kadarı NISTEMI olmuş oluyor. NISTEMI AKS. Primer sonlanımı çalışmanın ölüm, MI veya inme toplamında meydana gelen klinik olaylar idi. Hastalar ticagrelor veya prasugrel'e randomize edildi. Ticagrelor'a randomize edilen hastalar hemen yükleme yapıldı. Çünkü kılavuz ne diyor? Ticagrelor'u yükleyin. Değil mi? Bir önceki yorum yok diyordu ama 2017 update'i yükleyin ve klinik pratikte de biz bunu bu şekilde uyguluyorduk zaten. Klinik pratiğe uygun bir çalışma yapıldı. Madem biz bunu ticagrelor'u işlem öncesi yüklüyoruz, görür görmez acilde yüklüyoruz, o zaman o yaklaşımı prasugrelleri de anjiyo yaptıktan sonra yüklüyoruz. Anatomiyi gördükten sonra yüklüyoruz. O iki yaklaşımı randomize edildi hastalar. Dediğim gibi beklenti ticagrelor'un üstün çıkacağı şeklindeydi. Fakat beklenmedik bir şekilde prasugrelle klinik olaylar anlamlı olarak daha düşük bulundu. Burada gördüğünüz gibi olay sıklığı 12 aylık, bir grupta %9'larda, öbür grupta %7'lerde anlamlı bir fark var. Peki kanama, acaba iskemik olayları daha fazla azaltıyorsa kanama da o grupta, o ilaçta daha fazla olur mu? Hayır, böyle bir şey de görülmedi.
Gördüğünüz gibi rakamsal olarak prasugrel grubunda daha düşük ama istatistiksel olarak ilk grupta da benzer bir kanama oranı görüldü. Dolayısıyla prasugrel temelli bir yaklaşım, ön yükleme yapmadan, anatomiyi gördükten sonra yükleme şeklindeki bir yaklaşım, ticagrelor temelli hastayı görür görmez, tanı koyar koymaz yüklemeye göre iskemik olaylarda daha az iskemik olaya yol açıyor. Kanamada da büyük bir fark gözlenmedi. İşte bu ishal reak 5'in bu sonuçları biraz önce kılavuzda bahsettiğim o iki öneri değişikliğine yol açtı. Bir tanesi ön yükleme yapmayınız. İkincisi de sınıf 2A öneriyle prasugreli ticagrelor'a tercih ediniz. Peki sadece bu mu bu öneriyi destekleyen çalışma? Pardon, ona geçmeden şunu da hatırlatayım. İshal reakta bütün hasta grupları ST yükselmesi, ST yükselmesiz ve kararsız anjina alınmıştı. Sadece nistemi hastalarını içeren alt grubun o %46'ydı biliyorsunuz. Onun da ayrıca bir analizi yapıldı. Acaba bu çalışmanın toplamı için olan sonuçlar, bulgular nistemi grubu içinde geçerli mi? Evet, aynı sonuçlar olduğunu görüyoruz. Bakınız iskemik olaylar prasugrelde daha az, kanama ikisinde benzer. Dolayısıyla nistemi alt grubu da ana çalışmayla aynı. Bunun dışında kılavuzun bu önerisini destekleyen, aslında kılavuz yayınlandığında bu çalışma henüz yazıldığında, 2020 kılavuzu yazıldığında bu çalışma yayınlanmamıştı. Fakat kılavuzu yazanlar belki bu çalışmayı yapan kişilerle görüşüp ön bilgi aldılar mı bilemiyoruz. Diğer bir çalışmada Dubius çalışması. Bu çalışma da yine endüstriden bağımsız olarak yapıldı. İtalyanlar yaptı bu sefer. Niste AKS hastaları alındı bunlara sadece. ST yükselmeliler değil, ST yükselmesiz akut koroner sendromlar alındı. Ön yükleme yapılan ve yapılmayan gruba randomize edildi. Burada ön yükleme yapılıp yapılmaması ticagrelor ile yapıldı. Yani ticagrelor'un çalışması yoktu. Bu çalışmayla ticagrelor'un ön yüklemesinin faydalı olup olmadığı da özellikle incelenmiş oldu plaseboya karşı. Ön yükleme 700'er hasta var. Toplamda 1500'e yakın hasta. Orta büyüklükte bir çalışma. Primer iskemik olaylarla kanamayı beraber değerlendiriyor bu çalışma, dikkat ederseniz. Yani hem kanama hem iskemik olaylar beraber değerlendiriyor. Burada tabii pre-treatment değil de upstream, downstream ifadeleri kullanıldı. Upstream demek pre-treatment uygulanması demek. Yani ön yükleme yapılması demek. Downstream ise anjiyografiyi gördükten sonra yapılması demek. Görüldüğü gibi ticagrelor ile ön yükleme yapılması yapılmamasına göre bir fayda sağlamıyor. Dolayısıyla Dubius çalışması, kılavuz yayınlandıktan sonra yayınlanmasına rağmen kılavuzun önerilerini destekledi. Son bir destekte SCAR rejistrisinden geldi. Bu bir randomize kontrollü çalışma değil. Gözlemsel bir çalışma ama gözlemsel çalışmaların avantajı tabii ki birçok dezavantajı yanında bir de avantajı var. Çok yüksek hasta sayılarına ulaşabiliyoruz. Yaklaşık 60.000 ön yükleme yapılan hastayla işte 5.000 civarında ön yükleme yapılmayan hastayı karşılaştırdı. Dikkat ederseniz biraz önce de söylemiştim. Elimize çok kuvvetli veri olmamasına rağmen ön yükleme standart tedavimiz haline geldi. Bu rejistride, bu kayıt çalışması onu gösteriyor. Hastaların 60.000'ine ön yükleme yapılmış, 5.000'ine yapılmamış. Genel uygulamamızı gösteriyor ki 2010-2018 arasındaki bir dönemi kapsıyor bu. Peki bu kayıt çalışması bize neyi gösterdi? Tabii kayıt çalışması olduğu için ön yükleme yapılanlarla yapılmayanların klinik özellikleri aynı değil. O nedenle olay sayısı, olay sıklığı, örneğin ölüm, işte stent trombozu, ön yükleme yapılanlarda az görülmekle beraber hasta özelliklerine göre istatistiksel düzeltme yapıldığında ön yükleme yapılanlarla yapılmayanlar arasında bir fark yok. Hatta odds ratio, risk oranı ön yükleme yapılanlarda biraz daha fazla istatistiksel anlama ulaşmamakla beraber. Dolayısıyla SCAR kayıt çalışmasının sonuçları da bu yeni kılavuz önerisinin uygun olduğunu destekliyor. Peki bizim o önceden düşündüğümüz aksine neden ön yükleme NIST AKS'de ST yükselmesiz akut koroner sendromda işe yaramıyor? Bir kere arkadaşlar ST yükselmesiz akut koroner sendrom ST yükselmeli enfarktüs gibi homojen değil. ST yükselmeli enfarktüs homojen bir grup ve onlar da anjiyoyu aldığımızda hemen daima bir damarı tıkalı buluyoruz ve
girişim yapıyoruz. Halbuki ST yükselmesiz akut koroner sendrom heterojen bir grup. Bunların %60-70'ine ancak biz girişim yapıyoruz anjiyo yaptıktan sonra. %15 kadarına tıbbi tedavi uyguluyoruz. Yani darlık buluyoruz, darlıklar görüyoruz ama girişim yapacak bir damar bulamıyoruz veya uygun bulmuyoruz ya da darlık miktarını uygun bulmuyoruz. Dolayısıyla %15'ine tıbbi tedavi uyguluyoruz. %10 kadarına, %11 kadarına, bazı çalışmalarda bu rakam 3 aşağı 5 değişebiliyor. %10 kadarında aslında akut koroner sendrom olmadığını görüyoruz. Yani hastaya biz yanlış tanı koymuşuz. Kararsız anjina demişiz veya ST yükselmesiz MI demişiz ama hasta bu değil. Başka bir nedenle onun troponini yükselmiş, başka bir nedenle EKG'si oynamış, yanlış tanı koymuşuz. Bu hastaların giderek bu oran düştü. Eskiden daha çoğunu bypass'a gönderiyorduk. Artık günümüzde perkutan girişim tekniklerinin gelişmesiyle bypass'a giden hasta oranımız çok azaldı ama hala nistemi hastalarının %10'a yakınını, %7'sini bypass'a gönderiyoruz. Şimdi bu durumda ne yapmış oluyoruz biz ön yükleme yaptığımızda? %30 hastada aslında o anda güçlü bir veya ikinci bir antiplaterete ihtiyacımız yok. Bir kere %10 hastaya koroner arter hastası olmadığı halde, akut koroner sendrom olmadığı halde ikinci bir antiplatelet tedavinin riskini yüklemiş oluyoruz. Kanama riskini. Artı bypass'a gidecek hastalarda bypass sırasındaki kanamayı artırıyoruz. Bir kere cerrahların en büyük korkusu bizden P2-Y12 almakta olan bir hastayla ameliyat yapmalarını istememizdir. Bunu hiç istemezler. Çünkü kanama riski çok belirgin olarak artar. Ya da bundan kaçınmak için bypass'ı geciktirirler. 4 gün 5 gün bekleyelim bu ilacın etkisi geçsin diye derler. O zaman da bu sefer hastayı acil bypass gereken hastada kanama riskinden kaçacağım derken iskemik olay riskine sokmuş oluyoruz. Dolayısıyla bu heterojen bir grup. Aslında bu slide başta da göstermiştim ama iki altına tablo ekledim gördüğünüz gibi. Neden bizim o önceki mantığımızın işlemediğini çok iyi gösteriyor. Biz ne demiştik? Potansiyel faydaları var. Slide'ın sol tarafı. Potansiyel zararlar var. Preprosidal kanama riskini artırıyor. Bypass'a bağlı kanamayı. NIST AKS çıkmayan hastalarda gereksiz tedaviye bağlı kanama riski ve bypass'ta gecikmenin riski. Olay sıklığının da faydası da olabilir. İşte iskemik olaylar azaltabilir. Ama olay sıklıklarına baktığımızda bakınız. Potansiyel fayda elde etmeyi umduğumuz olay sıklıkları 1000 hasta başına haftalık %1'lik rakamlarda. Buna karşın 1000 hasta, %1 yanlış söyledim, 1000 hasta başına haftalık mutlak rakam olarak 1. Ama zarar kısmındaki olay sıklığı 1000 hasta başına haftalık 14'lerde, 26'larda, 20'lerde. Yani çarpan etkisi çok fazla. Dolayısıyla sağ taraftaki ufak bir zararınız sol taraftan gelecek büyük bir faydayı bile sıfırlayacak özellik taşıyor. Bir başka özellik, bakınız konuşmanın başında demiştim ki PCI Cure'de klopidogrel ön yüklemesi iyi çıkmıştı. Tam bir ön yükleme çalışması olmasa bile ama 6 gün beklenmişti orada hastalar. Yani 6 gün boyunca anjiyo yapan, şimdi artık günümüzde böyle bir şey yok. Birçok NIST AKS hastasına ilk 24 saatte anjiyografi yapılıyor artık günümüzde. Yapılmayan kimler olabilir? Cumartesi gelen hastaların bir kısmı. Orada bile birçok klinik eğer hasta riskliyse, hastanın hemodinamisi risk altındaysa, başka aritmisi varsa, kalp yetmezliği varsa vesaire hafta sonu da anjiyo yapıyoruz artık. Dolayısıyla ilk 24 saatte anjiyo yapmadığımız çok az hasta var günümüzde. Bu son slaytım. Biraz süremi de aştım farkındayım. Bütün bu çalışmaları ve o teorilerimizi toparladığımızda elde ettiğimiz veriler bize neyi gösteriyor? ST yükselmesiz akut koroner sendromlarda artık P2-Y12 başlamak için acele edilmemeli. 24 saat içerisinde koroner anjiyografi yapılacak hastalarda ki çoğu hasta artık bu gruba giriyor. Anjiyografi sonrasında başlanmalı. Yani acil serviste artık P2-Y12 yüklemesinden vazgeçmemiz gerekiyor. ST yükselmesiz akut koroner sendrom hastalarında. Birkaç kere vurguladım, tekrar vurguluyorum. ST yükselmeli de böyle değil. ST yükselmeli de görür görmez yükleyeceğiz. Ama ST yükselmesiz MI veya kararsız anjina düşündüğümüz hastalarda artık anjiyografi yapıldıktan sonra yüklemek gerekiyor. Sadece aspirinle o aşamaya kadar aspirinle gitmek gerekiyor. Peki acil serviste hiç mi yüklemeyelim? Kimseye medikal izlenecek hastalarda yükleyebilirsiniz. Yani bu hasta
kararınız medikal izleyeceğim, ben bu hastaya anjiyo yapmayacağım. Bir grubumuz var böyle, çok az da olsa bir gruba biz anjiyo düşünmeyebiliyoruz. Öyle bir gruba giriyorsa yükleyebilirsiniz. Medikal izleyeceğim ben bu hastaya, invazive gitmeyeceğim, hiçbir şekilde anjiyo düşünmüyorum diyorsanız. Ya da 24 saatten sonra anjiyografi yapabileceğimiz hastalarda ön yükleme yapabilirsiniz. Ki burada bile kılavuz biliyorsunuz 2B diyor buna. Evet, benim bu konuyla ilgili size söyleyeceklerim bunlar. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hocam çok teşekkürler. Gayet güzel, net bir anlatımla bizi aydınlattınız. Şimdi arkadaşlar tabii ki çok akut koroner sendrom acilin ana konularından biri olduğu için hepimizin az çok bu konuda bir deneyim, bir tecrübesi ve uyguladığı bir yöntem var. Şimdi son kılavuzlarda özellikle hocamızın da vurguladığı gibi non-ST MI'larda hani biz koroner anjiyo yapılmadan önce o zaman P2-12 inhibitörü eklemeyelim tedaviye konusunu tekrar vurguluyoruz. Bunun dışında ama eğer ST elevasyonlu MI görürsek burada da çok acil olarak bunları tedaviye ekliyoruz. Hatta kılavuzlara göre klavidokral, pirasiküler ve stigakrol konusunda da onlara biraz belki değindik onlara da ama hani pirasiküllerin de bu konuda biraz daha öne çıktığı yerler olduğunu görüyoruz. Nazmiye evet Fransa deneyimlerini paylaşacak yine belki bizimle. Evet Nazmiye. Mikrofon alalım. Çok teşekkür ederim. Sunumunuz çok güzeldi ve tamamen hocama katılıyorum. Bizim orada da Fransa'da da kardiyologlar bize kesinlikle non-STEMI hastalar için aspejik yani aspirinden başka bir şey vermiyoruz. Yani 250 miligram yüklüyoruz ve direkt acilde tabii ki biyoloji falan hepsi yapılıyor ve kardiyologlara emanet ediyoruz. Bir sorum vardı. En erken anjiyo kusura bakmayın Türkçe'de bazen kelimelerimi arıyorum ama en erken ne kadar sürede anjiyo yapabiliyoruz Türkiye'de? Özellikle non-STEMI için onu merak ediyorum. Şimdi NISTEMI'de bir kere hastanın bazı özellikleri varsa eğer ilk 2 saatte anjiyo yapmak lazım. Aslında onlar STEMI gibi düşünüyoruz. ST elevasyonlu Evet. gibi. Bunlar kimler? Hastanın hemodinamisi bozuksa, kalp yetmezliğindeyse, malin aritmisi varsa yani hasta VT'ye girip çıkıyorsa bu hastaları sanki ST elevasyonla MI'ymiş gibi 2 saat içerisinde almanız gerekiyor ve bunun gecesi gündüzü hafta sonu yok. Yani bu bize kalmış bir şey değil. Onun dışında hastalarda elektro değişikliği var veya troponini pozitifse yani ST yükselmesi MI'si ilk 24 saat içerisinde anjiyo almak gerekiyor. Biz Türkiye'de peki klinik pratiğimiz nasıl? Birçok merkez eğer bunlar bir de 24 saat içinde 24 saat sonra değil yani hemen de alabilirsiniz. Biz gece saatinde gelmişse, mesai dışında gelmişse bir ST yükselmesiz MI, bu çok yüksek riskli gruba girmiyorsa ertesi gün anjiyo alıyoruz mutlaka. Cumartesi gelmişse ve hastayı değerlendiriyoruz. Yine yüksek risk yoksa pazartesiyi bekliyoruz açıkçası. Ama bir sıkıntı varsa hafta sonu gelip alıyoruz. Mesai saatinde gelmişse zaten alıyoruz hemen. Ben o zaman size Fransa'daki pratikleri paylaşayım. Gece 2-3 gibi non-STEMI ise gerçekten kardiyologumuzu yatağından çıkartmak çok zor. Kalkmıyor, gelmiyor. STEMI için hiç sorun yok. Ama non-STEMI için gerçekten geceleri, hafta sonları çünkü gündüz olduğu için problem olmuyor. Yani 24 saat içerisinde yapılıyor. Fakat gece acı çekiyoruz onları uyandırmak için. Ama zaten endikasyon yok. Yani NISTEMI'de, ST yükselmesizde o saydığım 3 kriter yoksa gece anjiyo yapmaya lüzum yok. Evet katılıyorum aynen. Evet, Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Biraz vakit problemimiz oldu ama orada arkada oraya da bir söz verelim hemen arka tarafa toparlayalım. Konu önemli olunca iki defa şey yapmak lazım herhalde. 2 saat. Hocam. Evet, buyurun. Halit Karakısa, Ok Meydanı SSK'dan. Biraz konu dışı olacak ama sorum şudur. ST elevasyonlu MI'den kardiyologlar hani acil anjiyoyu alacakları için neredeyse aspirin harici bir şey yüklemeyin. Biz anjiyoda gerekli tedaviyi başlarız diyorlar. Bu ne derece uygun ya da
İkinci soru da şu, hasta kardiyolojiye devrolana kadar bir komplikasyon gelişirse acilcinin yasal sorumluluğu nedir? Ben çok anlayamadım. Biraz buraya boğularak geliyor ses. Öyle bir... Hocam ben şey yapayım, bulunduğu hastane özelinde tabii bunları ifade etti. Kardiyologlar aspirin verilmesine bile müsaade etmeden hemen anjiyo alın biz yapalım pozisyonu alıyorlar. Bu doğru mu diyor. İkincisi de yani biz bunu yapmadığımız zaman bu tedavi yasal sorumluluğumuz olur mu? Aslında benim de tabii cevaplamam gereken bazı şeyler var ama öncelikle hocamıza Yani ST yükselmesinde benim kanaatim tanı koyar koymaz. Yani siz EKG'de ST elevasyonunu gördünüz ve klinik tablo EMA'yı düşündürüyor. Zaten ST yükselmenin EMA'nın tanısı nedir? Klinik tabloya uyumlu olması artı ST elevasyonu olmasıdır. Burada hemen aspirini çiğnetmelisiniz. P2-12'yi yüklemelisiniz. Yani burada kardiyoloğu beklemek doğru değil bence. Kardiyoloğun da beni bekleyin demesi de doğru değil. ST yükselmeli de. Ama ST yükselmesizde artık kardiyoloğu beklemek değil, anjiyoyu beklemek lazım. Bırakın kardiyoloğu beklemeyi. Yani kardiyolog da acile gelip başlamaması lazım. Siz ona başlamaya kalkarsa ST yükselmesiz enfarktüslü hastaya veya kararsız anjina hastaya P2-12 başlayın derse siz itiraz edebilirsiniz. Niye başlıyorsun? Daha anjiyosunu yapmadın ki bu hastaya. Artık kılavuzlar buna sınıf 3 diyor diyebilirsiniz. Anlatabildim mi acaba? Yani kardiyolog da başlamayacak. Bu acilci meselesi veya kardiyolog meselesi değil. Anjiyoyu görmeden başlamamak lazım. Bilmem sorunuza cevap oldu mu? Çok teşekkürler. Ben şunu ilave edeyim. Hani yasal sorumluluk aslında şu var. İlk tıbbi temas kavramını ben söylemiştim daha önce. Bu ilk tıbbi temas kavramı devam ediyor ve hiçbir zaman biliyorsunuz yani en azından sizin hastanedeki kardiyologlar için söyleyelim. Onlara şunu önerebiliriz. Eğer öyle istiyorsanız kardiyoloji olarak acilde bekleyin. İlk tıbbi teması siz yapmak istiyorsanız beraberce yapalım. Onun dışında onların böyle demeleriyle biz bu şekilde davranamayız. Beraber çok hocamızın çok net ifade ettiği gibi bu işin bir bütün içinde olması lazım. Tabii. Yani hastanelere özel uygulamalar yapamıyoruz. Yani ben burada şunu da ekleyebilirim hocam. Biz zaman zaman böyle büyük değişiklikler olduğu zaman acildeki hocalarımızla veya işte oradaki bütün ekiple bizim ekibimiz, asistanlarımız dahil bir araya geliyoruz. Bu strateji değişikliğini konuşup beraber hareket etmeye çalışıyoruz. Çünkü bizim uyumumuz çok önemli. Bizim aramızdaki uyumsuzluktan zararı hasta görür. O nedenle yani bütün branşlarda sizin uyumunuz çok önemli ama kardiyolojide uyum çok çok daha önemli. Çünkü oradaki gecikmeler ölümle sonuçlanabilecek gecikmeler. Bazen ST yükselmenin enfarktüs bir hastada 10 dakika bile ölümle sonuçlanabilecek bir gecikme demek oluyor. Kesinlikle katılıyorum. Yani şuradan vazgeçmeyelim arkadaşlar. Yani ilk tıbbi temas sorumluluğu bizdeyse onu vermek zorundayız. Yani adli sorumluluk dediniz ya. Hani böyle bir şey olursa görevini yapmamış olur musun? Olursun tabii. Yani bunu açıklayabilmen gerekiyor. Yani ben niye vermedim cevabını verebilmemiz gerekiyor. Bilimsel olarak bunu vermemiz gerekiyor. Mesela kılavuzlarda çok net hani uzman görüşüne bırakılan şeyler vardır. O zaman siz o inisiyatifi alabilirsiniz. Ben bu hastada kullanmayı uygun görmedim diyebilirsiniz. Ama eğer bu uzman görüşüne değil de hani daha 2A, 2B genel olarak biz kullanılmasını tavsiye ediyoruz. Bu konuda da hani ciddi bir problem yaşamıyoruz. Ortak hareket edilme. Hatta belki bir sonraki süreç bunun ambulansa verilmesi. Hocamız da zaten bahsetti. Yani biz aslında ilk tıbbi temas eğer ambulansta sağlanıyorsa ve MI teşhisi, akut ST elevasyonlu MI teşhisi ambulansta konuyorsa zaten acil kardiyolog dememesinin altında da o yatıyor. İlk tıbbi temas kavramı bunu açıklıyor. Çok teşekkürler. Konuyu açacak. Çok yan yana olduklarına göre tek soru haline getirebilirler. Evet. Şaka yapıyorum. Merhaba hocam. Doktor Nihat Kartal, Lütfü Kırdarşehir Hastanesi'nden. Çok teşekkür ederim sunumunuz için en başta. Hocam klopidogrelin peki yeri yani sunumun sonuna doğru sürekli çalışmalar ticagrelonla prasugreli karşılaştırıyordu. Peki klopidogrelin ne kadar yeri var? Bizde daha sık kullanılan bir ajan. Şöyle akut koroner sendromda artık güçlü diyoruz biliyorsunuz. Ticagrelor ve prasugrel'e güçlü P2-Y12 diyoruz klopidogrel'e karşı. Akut koroner sendrom hastalarında en az bir ay bunları vermek gerekiyor. Hatta bir seneye kadar kılavuzlar uzatıyor. 6 aylar bir sene. Özür dilerim mikrofonu uzak durmuşum. Dolayısıyla teorik olarak
Teorik olarak prasugrel veya ticagrelor akut koroner sendromuna güçlüleri seçmek gerekiyor. Kılavuz önerisi böyle. Ama Türkiye'de böyle bir pratik olduğu da gerçek. Eğer klopidogrel yükleyecekseniz de 8 tablette yani 600 miligram yüklüyoruz biliyorsunuz. Böyle bir durum var. O konuda haklısınız. Yani bir uygulama farkı var Türkiye'de. Nihat teşekkürler. Bu konuda ben de özellikle bu vurguyu yapmak istiyorum. Yani aslında kılavuzlarda hani öncelikler belirlenmiş. Orada da klopidogrelin bu şekilde bizim yaygın alışkanlığımız gibi olmadığını düşündüren bazı şeyler var, ifadeler. Ama biz eğitimlerle gerçek durumlarda doğru hastaya doğru tedavi üzerine bu eğitimlerin üzerine gitmeye devam edeceğiz. Yani o konuda haklısın. Ama gerçekte böyle mi olmalıydı? Hocamız da ifade etti. Avrupa kılavuzu klopidogrel için prasugrel veya ticagrelor yoksa aynen bir ifade, vurgusu var. Aynen ifade o şekilde geçiyor. Eğer prasugrele veya ticagrelor'a ulaşmazsan klopidogrel ver diyoruz ama bizim şu andaki uygulamamız böyle değil. Ama klopidogrelin de ilk seçenek olduğu yerler var. Onları da ifade ediyoruz. Yani ama MI varsa, ST elevasyonda MI varsa şu andaki kılavuz bilgisi prasugrel ticagrelor ulaşamadın klopidogrel şeklinde. Yani Türkiye ulaşamadın sınıfına giriyor biraz. Yani ulaşamadım sınıfı varsa ona giriyor. Bu eğitimler de bunun için zaten arkadaşlar. Çok teşekkürler. Hiç ara vermeyeceğiz. Çok önemli bir bölüme başlayacağız. Geriatrik acille ilgili ve burada çok önemli bir proje açılışta sizinle paylaşacağım. SEFMI projesini yaptık. Bu bölümü yönetmek üzere çok değerli hocalarımız ta Meksika'dan bizlere katıldı. Zaten acil ailemizin bir üyesi gibi. Sayın Jesus, biraz isimler şey oluyor değil mi? Bir dakika. Sayın Jesus Daniel Lopez. Doğru değil mi? Evet ve Tapia. Evet Tapia. Jesus Daniel Lopez Tapia'yı buraya çağırıyorum ve Mustafa Kişaplı hocamızı buraya çağırıyorum. Good afternoon. Thank you very much, Dr. Bashar. It's really for me a great honor to be here with you. I think, and I am sure, this is the most important conference in the world. Thank you. I was in many conferences around the world. Definitely, it is the most important. Congratulations. Herkese merhaba. Ben Türkçe başlayayım istedim. Karar veremedim bir an. All of you welcome. In this section, we will start with the geriatric emergency medicine. So, first of all, this is, as you know, all of the people is going to getting age. So, we are all getting elder. So, this is so important session also for our Congress. First of all, I wish you the best after the COVID situation we are here. This is so important also. So at this combination with this COVID-19 and geriatric patient, important point of ER management, Mr. Srinath Kumar, please to the stage. Yes. Dr. Srinath Kumar is of the group head in emergency services, is the treasurer in IFEM, and academic chair in SEMI and MBA. Good evening, everybody. It's always a pleasure to be in Turkey. And as my other senior speakers told, and my colleagues were telling that this has become a second home for all the other nationals. Since 2015, we are here, and the hospitality is great, and the people who are involved in all the conferences right from 2015 till date, year by year,
Professor Bashar has grown as the tallest leader of emergency medicine in the world. I should tell that because a lot of countries have been involved and they've given a lot of expertise to you all. And they bring in a lot of scientific fiesta material to you. So today, I'll be speaking about COVID and geriatrics, which is very, very near to our heart. And we have seen so many patients dying because of COVID in our country and elsewhere in the world also. So it has begun, we all know where it started and where it is ending. And over the next few slides, you're going to see why it has been very important as a geriatric patients to be with the poor outcomes. So by now, we all know that there is more than 21.9 crore people who are being affected with COVID, and globally there were 45.5 lakhs patients who died because of COVID. So you see the earliest data which had come in February 11, 2020. That is, you can see there how many patients were dying because of COVID, and regarding the fatality, you can see it again, it is 80 plus years. And if you take the whole population 60 plus and more, you can see that the total deaths were mainly in the elderly age group. And in India, when it was started itself, we came to know that most of the mortality was in the elderly age group. So initially, we know how to look into the patients and what are the things we have to do. And we were discussing in the emergency and triaging the patients accordingly based upon the mild, moderate, and severe symptoms and where they have to go for the critical care. And when it came to the geriatric population, again, the number of comorbidities, we know that it is more in case of the elderly population, and accordingly the death was also high in case of elderly patients. And if you see the COVID-19 hospitalization and deaths by age, it's clearly, again, you can see that as it increases, you can see that 0 to 4 years, it is 4 times lesser. When it goes to 65 plus years, if you put all together, you can see that nearly 20 times more the patients were dying because of their comorbidities alone. So what was the most important thing? We as emergency physicians are the most important bridge between the patient and into the admission into the hospital. When you triage the patient on the right way in the emergency department itself, you're going to give the best care for the patients. So as per the CDC, when you see there, out of 10 deaths they have seen, there are 10 patients who are dying in the hospital. Out of that, 8 were belonging to the elderly age group, which is again alarming for everybody. And even in age distribution, if you see in India also, it was correlating with it. And then the hospitalization requirement and the comorbidities and the death ratio were again, when you see the whole data, it was reflecting again on the elderly age group. So why it is implicated? Because mainly we know the changes in the airway. In the geriatric age group, we know that there is a changes in the airway. And when the elders get affected and the airway is getting compromised, and there itself, you're going to lose them. So in the next slides, you are going to see how we are going to manage these patients in the emergency. That is what. And comorbidities, you can see hypertension and diabetes. 1 in every 5 people is in hypertensive or diabetes. Accordingly, the death was also very common with them. So when the patients with the geriatric age group presenting with comorbidities, especially 1 or 2 comorbidities itself, was increasing the mortality and the morbidity of the patients. So, and the immune reaction, we know that all these people usually take the influenza flu vaccine at this particular age group, and there was a notion that, okay, influenza virus vaccine is taken, the elderly people will not get affected. That was not true. And it showed that they are not been spared even if they take the influenza vaccine. And these were the risk factors and the pathogenic factors, mechanisms which are underlying, especially why this particular slide will explain you why the geriatric age group was having a higher mortality, especially because of the cytokine storm which was happening. And again, this another slide which shows you with every morbidity and comorbidity is present with the elderly age group, it was adding up by 2 times, 3 times, and 4 times. That is the reason why it was important for us in the emergency department to look into them. And then you can see again the age distribution and the deaths. You can see there 50 plus age group.
you see there it is almost 27.3% was the total deaths. If you take 100 patients who visit the emergency or the hospital with the COVID-19, and you see there it is 27% of them who died because of COVID in the age group. And if you see in early data itself in my country, in India, so you see by that male population was more affected and more deaths were very common than the female population. And again, the localization of the ACE inhibitors, which was also again shown that it was indicated and it was implicated in the death of the elderly age group. And again, this slide shows you the gender distribution as of 14th October 2021 in Indian ICMR data. That is what we take care of. And you see that the male population was 60%, and it is almost 16 crores which was getting involved, whereas the female population, it was only the 10 lakh people who are getting. And clinical presentation is very important, as well as in the geriatric age group, you have to see that. And they commonly present still with the respiratory systems than the other comorbidities wherein you see in a younger age group population. And among the elderly population, when a patient is telling that I used to get calls because I was one of the nodal officers for one of the largest chain of hospitals, where we saw about 25,000 to 30,000 patients totally, and we used to get about 800 to 900 patients who are coming daily on a daily visits to get checked whether they have COVID or 19. And then we looked into why this is again important, why the disease is prevailing in seniors. There was this was done in all the major capital cities of the country, and you can see that it is mainly because of the lockdown which made it more trouble for them than the youngsters, because they could not contact anybody, they could not speak to anybody. So how better we did in our country was the COVID care centers which came out, especially for the geriatric age group population. We created them. We set the norms to them and said that, okay, these are the people whom we have to admit and take care of them, but remotely monitoring, which my next speaker will be telling about how remotely monitoring was helpful for the COVID-19 patients. So then we had a dedicated entry for both young patients and elderly patients, because we felt that triaging is important in the elderly patients, even though they present with a lower amount of saturation, say 85, 86%, that was very bad for them. Whereas in a youngster, if they go down to 80% also, they were not showing that much of an outcome difference. And then we set up our own protocols. So we started writing the protocol right in the first stage itself, before the first phase of the COVID-19 itself. So this helped us how you are going to triage the patients, where you are going to triage the patients, and what best we have to see. And then we started looking into the mild, moderate, and the severe symptoms based on the lab findings which we had within the patient coming into the emergency department. And then we treated them accordingly, and we started dedicating a protocol for each and every kind of a patient who gets into the emergency department, whether they require steroids, whether they require oxygen, because in the second wave, it was hit very badly for my country, especially during the April, May, June. There was lack of oxygen. So initially in the first phase, we used to give oxygen abundantly, and in high flow oxygen, 60 liters per minute, 70 liters per minute. Then what we did, we did better in the second wave. We started controlling the use of oxygen. Because of oxygen itself, there was a lot of, fire accidents were too many in the smaller hospitals. So we thought that giving oxygen only is not important. You should give other medications also. And then the comorbidities and the complications. Based on the comorbidities, we based them, we triaged them, and then we give them the treatment as per the hypertension or diabetes, start them the early protocol, early medications. That is how it helped. And even discharge policy, if you keep the elderly in the hospital for more than 10-12 days, they were getting very stressed out, and their mental agony was also very bad. So what we did was we used to early discharge them. If the saturations were coming up to 91, 92%, home oxygen was the one which we gave them, and we kept them in the house and monitored them remotely. And documentation was very important in the emergency, because we were seeing about 200 to 250 patients a day in the emergency itself.
And this is apart from the non-COVID patients. We had to take care of the non-COVID as well as the COVID patients. So this made our life more harmful. So what we did was we developed a standardized documentation policy wherein anybody, even a MBBS, not required to be an emergency physician, just an MBBS student can get into the hospital. He can also follow. We were making him write simple case sheets, and so that we know where this patient has to go. So we all know that the respiratory system, initial phase, we started using the transparent boxes, all those things. Then there was a change. This was not required. So we changed the whole system. So we started using directly the PPE, started intubating them without any kind of a protection. Then the cardiac arrest protocols, which was very important, we could not follow the regular cardiac arrest protocols. We cannot give mouth-to-mouth respirations. We have to keep training the other people who are coming into the emergency department. So how better we change the protocols? So this is how we made a change and taught them. Everybody thought that chest X-ray is not important, CT scan is important. No. Chest X-ray still stood an important phase, and you can see here 72 years old female who presented to emergency department. We cannot move them to CT scan because the saturations were for 50%, 60%. We have to intubate them, shift them. It's a very high risk. So still chest X-ray stood live, and we could diagnose the patients with the thing. And especially with the point of care ultrasound mission, which we all follow in the emergency department, it became a very handy tool. And we, the GE people, gave good number of ultrasound missions to us, and we saw that how we can diagnose these patients, get into the B lines, and then wrote a protocol for it. So the patients who coming into emergency department need not undergo the regular CT scan facility until and unless it is required. You do the focus, you see to them, and then transfer the patients. So again, in the same way, we wrote the protocol for the critical care services, when the patient has to be intubated, when the patient has to be extubated, and how the patient has to be sent out to the home. Lastly, vaccination. That was a miracle thing which happened all over the world, and that saved a lot of lives, especially in the second wave. Because during the first wave, after that when the vaccine came, we were all targeting about the geriatric population. But how better we did was, because the geriatric population was not able to come to the hospitals, so we started something called as vaccination of wheels. This whole thing became a big one in our country, and even the health ministry started adopting it, and they said that this is the best practice which has happened, and they even awarded us that such a protocol which we changed it, and we made it look into how easily. This was one of our chief minister who was inaugurating it, and he said he himself utilized the services, going into the remote area, giving the vaccination for the geriatric age group. So that is how we could make it totally a different one, and we could reduce the mortality. If you see the overall mortality in the country, it was standing still 3 or 4%, but the 3 or 4% was still high for us. And when you see there was a geriatric population which was having a high number of death in the first wave, with change in the second wave. So teamwork, there is no change. You should have a teamwork either in your emergency or outside the emergency. Teamwork is the best one. Have the core team with you and practice accordingly. Thank you very much. Thank you very much, Dr. Srinath. If you want, we can have the questions at the end of the session, okay? And then Professor Danikar Alimov. He is director from the National Center of Emergency Medicine in Uzbekistan. Good evening, dear colleagues. First one, I want to say for organization for this conference, it's very good, and we are happy to be here with our colleagues from Uzbekistan. Let me introduce today presentation about telemedicine and innovative practice in geriatric patients management in emergency room.
Recent studies have shown a progressive increase in emergency visits, which is much more noticeable in the elderly population. In fact, some studies mention that up to 25% of all emergency visits correspond to elderly patients. In general, they spend more than 50% of all consultations and almost 50% of all admissions to intensive care units. Therefore, some authors mention that the emergency units are aging. In the United States, the Center for Disease Control and Prevention reports that there was an increase in the absolute number of visits to the emergency department, with a group of people over 65 years of age who had the highest frequency of visits. Elderly patients are 4 to 6 times more likely to be admitted to an emergency unit than a non-elderly patient. When the coronavirus disease pandemic was declared an emergency in the whole world in March 2020, emergency departments anticipated or directly experienced a surge of COVID patients. Most of them were elderly patients in the different conditions. At the same time, the number of hospital visits by non-COVID ages patients didn't decrease at all. To manage the surge, it has to be setting up alternative sites for triage and testing, configuring waiting rooms to promote social distancing, changing staffing models, and implementing rapid cleaning and disinfection procedures. While many of the strategies have been part of the disaster response playbook for decades, the use of telecommunication technology to support care delivered at a distance emerged as a leading strategy for the first time. Most commonly, this was in the form of telecommunication in the which remotely located specialists like infections, neurologists, and pediatrics consults on the case in the emergency department. It has brought the opportunity in timely manner to identify specific comorbidities of the chronic disease, which are almost always presented in the elderly COVID patients, keeping safe as specialists through distance. Even after significant decreases of COVID patients in the condition of our emergency hospital in Tashkent, Republic of Uzbekistan, will still use the facilities that telemedicine can provide. Every day, our institute care unit specialists communicate with the foreign specialists, for example, Germany Clinic Center, Charité, were in touch telehealth device. As they have more experience and data in the geriatric patients management, they share their experience with us and give the recommendation for the further tactics of patient treatment. All this is in the real time beside the bed of the patient. Also being the central head emergency department for the whole republic, we are responsible for every branch's hospital around the country. At the same time, our specialists provide the remote help in any emergency case day and night, since most of the patients are elderly people due to the frequently cannot reach the central emergency department. In the latest systematic review that has published in the September 2021, authors reveal that telemedicine enhances emergency care, therapeutic decision making, and improves diagnostic accurately. The reduced costs, specificity, telemedicine has its most significant impact on length of stay, access to specialized care, cost savings, and patient satisfaction. However, there was a relative lack of randomized control trials
and more studies are needed to substantiate its impact of morbidity and mortality. Innovate practice in geriatric management, its ADEPT tool, frail score, and comprehensive geriatric assessment. Delirium is a common syndrome affecting many elderly patients not only admitted into acute medical wards but also in the community. The syndrome is delirium can be defined as acute brain failure associated with automatic dysfunction, motor dysfunction, and homeostatic failure. It is a complex and often multifactorial and hence continues to be underdiagnosed and poorly managed. Even then, detected early and managed, delirium can lead to significant mortality and morbidity in frail elderly patients. Adverse outcomes can include the following: prolonged hospital stay, increased mortality whilst in hospital in the months following discharge, increased risk of developing complications such as hospital current infection, pressure ulcer, and falls, poor physical and cognitive recovery at 6 and 11 months, increased risk of placement in the residential home. ADEPT tool for geriatric patients with a delirium. Previous data have highlighted the under-recording and under-treatment of delirium in geriatric patients. They created this tool, and a cohort of Fijian geriatric experts performed a literature review and identified 5 points interested in the realm and geriatric delirium, creating the ADEPT tool. It's access, diagnose, evaluate, prevent, and treat in an attempt to remind physicians about the high risk of untreated delirium and offer guidance of management for both the symptoms and the underlying causes. Predisposing factors, it's microvascular changes, altered body composition, oxidative stress, neuroendocrine dysfunctions, and neuroanatomical abnormalities. Acute stresses, delirium impacted neurovascular coping, hypoxia, hypoglycemia, and physical and physiological stress, and neurosystemic alternatives and medications, which includes for detecting health. It's a poor health-related outcomes, disability, hospitalization, and the last one is death. Frail score for geriatric patients, appropriate assessment of patients' frailty may help predict the length of stay if admitted to the hospital and determine which patients are most likely to require placement in a skilled nursing facility and the time of discharge. Comprehensive geriatric assessment is defined as a multidimensional interdisciplinary diagnosis process for determining the medical, physiological, and functional capabilities of an older person in order to develop a coordinated and integrated plan for treatment and long-term follow-up. Comprehensive geriatric assessment improves outcomes for older people in various settings, including reduced mortality of deterioration, improved cognition, improved quality of life, reduced length of stay, reduced rates of long-term care use, and reduced costs. The principles of comprehensive geriatric assessment include identified problems across health and social care domains, establish priorities, individuals management, interference, and follow-up and review. And for conclusion, innovate practice and technologies offer encouraging promise for the provision of essential health care services for older people worldwide. However, the
extent of this service appears to be currently limited in low and low middle income countries, and many of them have lack of evidence basis, studying and optimizing the services that can be accessed by older people requires greater government investment and active engagement by broader participation of older people, the caregivers, physicians, and other health care providers, technologies experts, and health managers. Thank you for attention. This is the third speaker is Dr. Hikmet Anvarov, Deputy Director of Center of Emergency Medicine, Tashkent, Uzbekistan. Yes, please. Herkese merhaba. Dear Chairman, it's a great honor for me to stay here before you. So, the literature update, it's quite a tough issue to bring here within short 10 or 15 minutes, and we try to do our best just to overview it the last maybe 2 or 3 years. And if the some publishing wouldn't be found here, it doesn't matter. It doesn't mean that it's not significant. It means that we are lazy to find it. So this is my disclaimer. While preparing this presentation, I found that 2 significant publishing in the American Journal of Emergency Medicine. So the 2 authors, Dania Huja and Nicole Simina-Fialos, they especially reviewed this topic in 2019 and 2020, the geriatric emergency literature in 2019 and geriatric emergency literature 2020, COVID and beyond. Of course, the new topic, the COVID-19, makes its own changes in this topic. So below are selected articles from these 2 years that changing our practice and highlighting the trajectory of the future endeavors in geriatric emergency care. So just to highlight the main streams, main trends in these 2 years for geriatric, I would say the COVID-19 caused worse outcomes in older adults, of course. The modified Pro-Age score can provide an estimated outcome prognosis. As it has been sounded here, delirium is a common presentation of COVID-19 in elderly and may be primary presentation. Family presence is an integral part of reducing delirium in the ER and should be encouraged. Radiological occult hip fractures are common and may be missed in the hip CT. And certain injury patterns are specific to elderly abuse, such as maxillofacial, dental, or neck injuries, especially in the absence of lower extremity injuries. And conclusion that acute coronary syndrome is rare in elderly adults with non-specific complaints, and that the patients with elevated troponin do not have acute coronary syndromes. Parenteral using of non-steroidal anti-inflammatory drugs may be safe to use in relatively healthy elderly adults with low prevalence of comorbidities. Frail patients are at the higher risk of bad outcomes and may benefit from early identification and tailored discharge planning. Arranging primary care or specialist follow-up for older people within 10-12 days of ED discharge decrease ED recidivism. And addressing the physical needs of elderly people, decreasing wait times and improving the communication may improve the elderly patient's ED experience. And of course, data is currently insufficient. So talking about the COVID-19, the previous speakers, I think they highlighted very well them. So I founded this article by Alberti, Kovinsky, and others, a fuller picture of COVID-19 prognosis, the added value of vulnerability measures to predict mortality in hospitalized elder adults. In Journal of Aging, the study also provides the clinicians in ED with a framework to prepare patients and their families for the possible outcomes of hospitalization for COVID-19.
offering patients and their families a reliable approach to prognostication and the onset of illness may help facilitate end-of-life conversation, plan for likely need of skilled nursing facility, placement after the hospital discharge, and outline realistic expectation for the outcome of their hospitalization. Also, delirium, again, it's stressed that delirium is frequent presentation of COVID-19 in elderly adults in the ED. It can be start as a first manifestation, either as a primary symptom or part of the atypical COVID-19 presentation. These data highlights the importance of delirium screening now than ever, reiterating the Geriatric Emergency Department guidelines recommendation. This increased frequency of delirium in elder adults with COVID-19, which is higher than will be expected in the general geriatric ED population, in line with regular neuropsychiatric manifestation in the general COVID-19 adult population. So this is quite interesting article by Deng and Chow and others non-pharmacological interventions to reduce the incidence and duration of delirium in critical ill patients, systematic review and network and meta-analysis founded in Journal of Critical Care. So this study provides additional support to emphasize the family-centered care that is integral to geriatric ED. The needs of advocate for family presence is now more than important than ever. Excluding caregivers of patients at high risk for delirium from visitor restriction policies has been in the focus of many geriatric experts and a priority for patient-centered care. Hip fractures. So the Haj Mirzayan and others in the Journal of Radiology highlights the advanced imaging should be strongly considered in patients with apparent isolated greater trochanter fractures, given the high rate of fracture extension into the intertrochanteric region and coexistence of a surgical fracture. Non-specific presentations, also the group of authors, Wang and others, in the article Testing and Coronary Syndrome in Geriatric Patients with Non-Specific Complaints, our testing in academic emergency medicine, highlights that understanding of the truth of harm of obtaining of troponin level in elderly adults with non-specific presentations and subsequently chasing the result will require discerning whether the sole purpose of the admission was to investigate the troponin elevation, even patients would have admitted anyway for another cause. Is admission to the hospital in elder adults is associated with a functional decline and mortality. Despite these limitations, this study should make us reconsider ordering troponin in elder adults with non-specific presentation and seriously consider non-ACS causes for troponin elevation in them. Pain management also highlighted in the article by Anderson and others in the American Journal of Emergency Medicine in June 2019. And simply stated, parenteral ketorolac may be safe to these kind of patients in relatively healthy elder adults with low prevalence of the comorbidities, specifically those who are well enough to be discharged. Frailty, and again frailty for adults, I think this is one of the main issues. So Lewis and others in the article named which frailty scale for patient admitted via emergency department cohort study in archives of gerontology geriatry in 2019 highlights that importance of frailty screening, but also appreciate the difficulty in dedicating time to screening in a busy emergency department. And they're offering the clinical frailty scale, which is presented on the slide. And I think most close for us is geriatric emergency department, highlighted in the article by Megidson and others, prompt outpatient care for elder adults discharged from the emergency department, reduced recidivism from Western Journal of Emergency Medicine, October 2020. So demonstrate that more than 20%,
1/5 of elder adults discharged from ED will have a repeat visit to the ED within 1 month. Elder patients, those with more comorbidities and those with a lower socioeconomic status, were the most likely to return back to the ED for a repeat visit within 3 months. If patients were able to see a primary care practitioner or specialist within 1 month following their ED visit, they had a decreased ED recidivism rate, more so if within 10-12 days of discharge. So delayed follow-up visits did not affect the recidivism rate, and authors speculate the further improvement of the transitional care after ED discharge may be accomplished by standardizing the communication between ED and outpatient practitioners. Elderly abuse is highlighted in the article by Rosen and others, identifying injury patterns associated with a physician elder abuse, analysis of legally adjudicated cases in Annals of Emergency Medicine. So investigators determined that physical abuse victims were more likely to have bruising and injuries of the maxillofacial, dental, or neck region, especially in the left cheek, left face, and ears for righties. Neck injuries specifically should trigger physicians to think of abuse as a mechanism for injury, especially as the neck is typically protected during a fall. Victims of maltreatment were less likely to have any fractures or lower extremity. Also, I would like just to share with you some fragments of this document, which is not a brand new, it's dated by 2014, but nevertheless, this is a geriatric emergency department guidelines. I think most of you are quite familiar with that. So the document is a product of 2 years of consensus-based work that includes representatives from a lot of very distinguished societies. And they provide this, I would say, universal scheme of the algorithm of the elderly patient in ED. Also, this document, Disaster Preparedness for Seniors, a comprehensive guide for healthcare professionals made by Springer publishers, outlines specific disaster scenarios for homebound, community, hospitalized, long-term care, homeless, and aged veteran. Just browsing some European journals, we found that they mostly focused on the quality issues. So the Schuster and others in Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine, in 2020, they highlighted in the article quality indicators for geriatric emergency care and evidence-based Delphi consensus approach to improve the care of geriatric patients in the emergency department. This quite, I would say, unique and original algorithm how to provide the quality issues in elderly people. And they provide their questionnaire, which they consider as a gold standard to measure, benchmark, and improve emergency care. So they call it GERI-QED. Questionnaire should be focused on a clinical experience and research-based recommendation and describe the first time a standard for geriatric emergency care in Germany. So this questionnaire should be implemented by authors as a standard, minimal standard in geriatric emergency care. One more paper dedicated to quality issues in elderly emergency by Mujard and others from the Geriatric Emergency Medicine. They present a top of 10 high priority research questions for European research agenda for geriatric emergency medicine. The list of research questions may serve as a guideline for researchers, policymakers, and funding bodies in prioritizing future research projects. Thank you for your attention. Thank you very much. If is any question, please.
If it's in Turkish, please help me with the translation. Thank you very much, dear Chair, and thank you very much to Dr. Sirinat Daylan and Dr. Hikmet for the nice presentation. My aim is just to have an addition about the comment, and I will do some recommendation if you give permission me. What? It's for Dr. Srinat? No. I just want to have some addition and recommendation about this issue. No, no recommendation. Let me repeat it again. I do not have a question. I just want to have some addition and recommendation about this issue. Thank you very much. Since 20 years, when I am looking from the windows of the emergency medicine, emergency medicine rooms, and emergency training, I saw that even though the world is dealing with a great disaster, it is COVID since 2 years. This is a war, and everybody is struggling with this war. I think we have another big disaster. What is that? This is the adults. How can we deal with our adults? Because in this century, in the advanced country, the advancing country, they have facility and they have chance to have their adults for their survival. But when we look at the situation, we see that the development countries, they achieve very good points. What is that? It is that they decrease the mortality of the obstetrics patient and the newborn. This is a good point that should be appreciated by everybody. We do it. But now they face a new problem. It is the adult and their serve. Because when we look at it from the emergency, we see that their cost is very high. Their stay in hospital is very high in intensive care units. And the state emergency department is really very high. And their restriction to the treatment is a big problem. And they have many complications of the treatment also, and they also have very high mortality and morbidity. The emergency department is a problem for us and also for them, because nobody wants to host them. Nobody wants to get this patient to their clinics. So they stay in the emergency department for a long time. So they struggle with the staffs, with the care. So what do we need for this patient? I think we need a new mentality. The authority needs to change their mentality for the adults. They need new construction of hospitals. They need to construct new hospital for the adults. How to care this patient? Suitable places. And also when they take their care in hospital, they need to transfer to new institution. Think they will be immobilized. And also we need a mentality to increase how we care their patient in their home. So one recommend for the drug company is that please work too much to produce new drugs and posology and new doses for this group. And especially I have a recommend for my young colleague, because Dr. Kumar, me and Dr. Mustafa, we are adults, and the others are youngs. If you want to work on a new area, this is the adults. If we have chance to do it. Thank you very much. Thank you. Dr. Behçet, I'll thank you very much for your recommendation, all of us. A few minutes later, in the beginning of the ceremony, I will represent a Turkish first geriatric emergency medicines project. So I agree with you. This is so important issue. All of us, we are going to getting ages. So this is a kind of war, as you mentioned also. Thank you very much for your support. Thank you. Is any question or any comment? It's okay, maybe we can finish. Yeah, we can finish.
No question. Yes. Okay, we are closing this issue. Thank you very much for your participation. Thank you. Morning. Thank you, Eric, for this brief introduction. Thank you to all the attendees to be here in this room in this early session, and thank you for those who are connected online. Today we are really pleased to have two presenters online. The first one is going to be presented by Eric Review. So please, Eric. So we'll start with the colleagues on Zoom. Zoom first, sorry, because they are online. And so we'll have a colleague from China, Africa, and then our speakers. Sorry, we just don't want to have not technical problems. Okay, so it's a pleasure to introduce from China Dr. Wang Zong. Can you hear us, Dr. Zong? Yes. Yes, I can hear clearly. Yes, can you hear me? Yes, we can hear you. Please go on. Okay, good morning, everyone. Professor Wang Zheng, can you hear me? Yes, I can. Yes, I can hear you. You can start, please. We can hear. Pardon me? We can hear. You can start if you are ready. Oh, I'm sorry. I do not have a presentation. Miss Wei Jie will in charge of on behalf of the China to have something to share with you. Okay. Yes. Okay. Go on, please. You can speak now. Okay, 魏老师。Hi. Hi. Hi, Wei. Welcome to the meeting. Hi, Wei. Luis? Yep. We can see you. Okay, can you hear me? Can you hear me? We are waiting for your presentation, Wei. Oh, okay. Okay, I'm in another meeting room. I just want to find some place to speak with you. Just a moment. Maybe here is better. Okay. Okay, maybe here is better to speak with all of you. And according to my President Dr. Wang Zong, I will say something about COVID-19 in China and about Chinese Emergency Medicine Society. How do we do right now? And actually here in China, we don't have
what you called maybe the native cases here, only a few, sometimes from here, sometimes from that place. And we have some cases from outside of China. So what we are doing now is just to keep them alert and do some choose. And we have I once spoke with Louis, and we have a special clinic called fever clinic, and the fever clinic is just in the front of triage of emergency department, would we call it the pre-triage system, and this system could protect the emergency department to keep the fever patient outside of emergency department. So in this, we do think we are more safe this time, better than something happened before during the 2019 and 2020. This is the situation right here. And we should do our best to balance the common cases and some. We have some technical problems with our Chinese colleagues. We will try to solve them. I'm so sorry. I'm so sorry for the line because the connection is not so good. Can you hear me, please? Yes, you are online. Okay, okay. I just find a place. Maybe the situation is better. So this is what we are doing now. Okay. Thank you, Wei. Anything more to report from your side? No, I think maybe for me it's okay, and I just want to know if my president has some idea or has some speeches to give. Wang 教授. Good. Yeah, I'm here. I can hear. Thank you for all of you. Because I am located in Beijing, and Beijing have not more patients here. So we do not do more work about the COVID-19. We just do some prevention and to limit the spread of the disease. Why I choose Miss Wei to share the experience with you, because they did a lot of work. But right now, all of China have not a few patients. We just some patients come from abroad. So our work right now is to do my best to prevent the patients and prevent the separate. We do give all of the people injection of the vaccine. Right now, we have finished about 16 billion, right, 60 billion injection. About
all over the China. Yeah. So that's I want to share to you, and I'd like to listen to other experts to share, and then we can discuss about the things. Thank you. Thank you, Dr. Wong. Thank you for your ideas, and thank you, Dr. Wei, for your presentation. We are going to move forward. If you are going to be online, please keep attention to the next presentations. Next speaker, Roger. We are going to try to connect with South Africa and see if Dr. Roger Dixon is online. Good morning, Lewis. Good morning, Eric, and good morning, everybody in the room and online. I am saying very good morning on a bright and sunny spring day in Cape Town. Thank you, Roger. We can hear you clear, so whenever you want, your floor is yours. Well, thank you very much. It is a pleasure to be involved in the EPAD conference once again, and it's also fantastic to hear such familiar voices and see familiar faces on the screen, and it really is an absolute pleasure. It really goes to show that although the globe is huge, it is very small when it comes to sharing information and for being able to draw on each other's experiences and knowledge. And so it doesn't matter if you're sitting in Antalya or on the southern tip of the African continent, we are able to share knowledge and experiences, and that is how we are able to progress our discipline. This is my hometown. My hospital sits in the middle of the waterfront in Cape Town. And we have been one of the designated COVID-19 hospitals for the province and have been actively involved in its management. Although I'm not in Antalya at the moment, I have been watching the activities from afar, and it's really great to see familiar faces having a great time. And please know that I am there in spirit. It gives me great pleasure to be able to present some of the background regarding the COVID-19 epidemic in South Africa, and the approaches taken in ensuring that we are able to provide the best possible care, though it has been challenging at times. For this presentation, I have nothing to declare other than the fact that I'm an emergency physician and I come with the requisite warnings. I think like the rest of the world, we watched the emergence of the, at the time, unknown respiratory pathogen that later became known as SARS-CoV-2. And I think what started to become apparent as it developed in Wuhan and then spread into Europe and the Americas was the high number of fatalities that seemed to be associated with it. And I don't know about you, but that got me really, really worried. Knowing that the health infrastructure on the African continent is often less than ideal, is looking at how we were going to be able to provide care that seemingly first world countries were struggling with. And it came down to caseloads and resource requirements that these cases seem to need. So I told myself, no problem, just keep calm and we'll maybe not that calm, but we would need to watch and see and plan. And as we always do when we're emergency physicians facing a challenge, we just make a plan. So we first heard about the virus emergence in November 2019, but it was only a few months later, and that was in March of 2020, when we saw the first case being documented in South Africa.
And all of the original cases were imported from abroad by travelers, and these were both by local nationals who had traveled abroad and had come back, or by foreign tourists who had traveled in from areas. And it seems that whilst it is not that long ago, we are looking at just over 18 months ago, so much has happened between March 2020 and October 2021. This virus has affected every country on the globe and has had significant impact. And looking at the Worldometer stats last night, looking just over 240 million cases with nearly 5 million deaths associated with it. If we look at the international spread of cases, we can see that they have followed in waves, and we've seen a similar pattern here in South Africa. So if I look at the COVID response in South Africa, just to give you an update as to where we stand, we currently have a total just shy of 3 million documented cases, with about 90,000 deaths. These have appeared in 3 very distinct waves. Initially starting with the first case in March of 2020, the peak of the first wave being in August of last year, the peak of the second wave being in January of this year, and we have just passed the peak of the third wave at the end of July of this year and have just officially exited the third wave. What has been noted, though, is the variant dominance for the various waves. We saw that the first wave was a mixed variant. There was no particular variant that dominated. The second wave was the so-called beta variant, which was initially described in South Africa and has since spread across the globe. And then the third wave was dominated by the so-called Delta variant. And what we have seen with these 3 waves is that each successive wave has produced higher numbers of patients and has an increased duration of wave. And this has certainly put strain onto the healthcare facilities, and in particular, the healthcare workers that are dealing with it. The updated numbers from this morning show that in the past 24 hours, we had 942 new cases diagnosed and documented in the country, bringing our cumulative numbers up to just less than 3 million. We do see a gender preference in that there are more women that have been documented to have COVID-19 than men. And if we look at the age groups from a case numbers perspective, they predominate in the middle age groups, which is understandable in that they tend to be the more out and about individuals engaged in commerce, engaged in schooling, whereas the other age groups tend to have been protected either by social distancing or by early vaccinations. The initial response from our government, and this was back in March of 2020, was to institute the infamous lockdowns. And our country put into place adjusted alert levels, and this was determined by the number of case numbers, and from that, the number of hospital admissions that were anticipated. And it raised from alert level 5, which was complete lockdown. Only essential workers were allowed to leave their homes. And it included things like alcohol and cigarette bans for that period. And that alert level lasted for a period of 6 weeks. We've then seen, as we've moved through the different waves, variations between
level 1 and level 4, and these are adjusted according to the current case numbers and the anticipated pressure on hospitals. There has been an attempt to achieve balance, understanding that we cannot be in lockdown forever. You cannot hide from a virus, and whilst we are trying to protect lives, we also need to be able to protect livelihoods. And that really has been the buzz phrase from our state president, was the objectives being to protect lives and to protect livelihoods. The initial messaging was fairly simplistic and really came down to maintaining good hygiene with appropriate hand care and hand washing, social distancing, and the use of face masks. And this was really the mainstay of the initial response, which initially was met with enthusiasm by the population. But as we've progressed over the last 18 months, we have seen a degree of pandemic fatigue, where people are tired of wearing masks, where people are tired of distancing from their friends and families. And so there's often been some conflict between these basic ideals of prevention of pandemic spread and the ability in order to achieve them. Unfortunately, though, even with these activities and with the initial preparations that the hospitals faced, the facilities and healthcare workers soon became overwhelmed. And we started seeing increased numbers of hospital admissions, pressure on intensive care beds, to the point that it was more likely that you would not get an intensive care bed even if you needed it. And with that, we saw an increase in the number of fatalities. What followed on was, in several major centers, saw the establishment of field hospitals. And the field hospitals were set up in mainly conference centers, the largest one being in the Cape Town International Conference Center, which had 1,400 beds. And the field hospitals were designed to act as step-down facilities from the main hospitals. So patients that required care, required oxygen, but were not requiring any of the intensive modalities, were stepped down to the field hospitals and then discharged from there. And they functioned incredibly well. Whilst not all of them have been maintained for the duration of the pandemic, some are certainly in operation as we speak. What has become clear is that the only way to fight a virus is not to hide from it, but to protect oneself against it. And so we were watching the developments with regards to the vaccines internationally, and it became very apparent that that was the route that we needed to go as a country. Seemingly in conflict with the concept of social distancing, there were numerous social protests with regards to our population demanding early access to the vaccine. South Africa is not unique on the African continent, and the selection of the various vaccines needed to be done carefully, not only from a pricing perspective and an access to the vaccine perspective, but also looking at the ability to store it, and also looking at the number of doses that would be required. And this is particularly true considering a lot of the very rural areas that are apparent on the African continent, and especially in South Africa, where access to the vaccine would be a problem, and access to vaccines that required supranormal chilling would pose a logistical nightmare. And so after much discussion amongst the scientific community within South Africa,
It was decided to go with two of the available vaccines, the first being the Johnson & Johnson vaccine as a single dose vaccine. It was also more stable at commercially available refrigeration. The second was the Pfizer vaccine, or the two-dose regimen. And initially, there was a phased rollout of the vaccines. So initially, it was rolled out to healthcare workers. The initial healthcare worker rollout was still under one of the utilization studies, the so-called Sisonke trial. So the healthcare workers in the country were vaccinated with the Johnson & Johnson single-dose regime way back as early as February of this year. Initial stocks were difficult to obtain, and as can be seen on this slide, it was really only in June that we started seeing the exponential increase in the number of vaccine doses. Now, the aim is to have 60 to 70% of the adult population fully vaccinated by the end of this year. We are currently sitting at between 40 and 50% of the adult population fully vaccinated at present. And so we still have quite a lot of work to do in that regard. But we have seen a massive increase in the number of vaccines delivered. We do see a provincial variation with regards to the vaccine, and that is we do operate in South Africa on a federalized system within the different provinces. And so there has been variation in the installation of the vaccination programs. Also, there are different populations in various places. And so whilst we do see a Manhattan graph amongst the different provinces, it is not always due to a lack of infrastructure availability, but rather a lack of population in order for that to occur. I mentioned that we have adopted a phased rollout of our vaccinations, and following on from the healthcare workers and the essential workers, we then started with vaccinating those 60 years and above, with in later introducing those for 50 to 59, 35 to 49, and most recently the 18 to 34 age group. And so whilst we do see variations in the proportions of the population that have been vaccinated in these various groups, it should be understood that the time that these individual groups have had to be vaccinated varies. And so the 18 to 34 groups have only been open for vaccination for the past 6 weeks, whereas the 60 plus years have been open for vaccination from June. And so we are making progress in that regard. I'd say one of the biggest challenges we've had with regards to vaccination comes to quite a vehement anti-vaccination lobby that has emerged within South Africa. And there have been numerous protests regarding what are viewed as sometimes draconian approaches from our national government. And these include the forced isolation, the use of face masks, the curfews that have been in place, the bans on certain substances during these curfews, and it has led to a lot of conflict. And we can see these were two protests that occurred, one outside of one of the large hospitals in Cape Town, which really did a lot of damage to the morale of the healthcare workers working within it. And then others have been protesting in very public areas. And you'll notice that the use of face masks is considered against their human rights. The use of vaccine is considered against their human rights
and it has created a lot of conflict. And I think just to finish up, it has led us to where we have our greatest difficulty at present, and that is with regards to our healthcare workers. They have been through 3 waves now, each wave larger and longer than the one before. They have poured in their heart and soul for protracted periods of time. And not only are they faced with the pain and the death when they are at work, but their usual support structures are not available. And that is due to the things like social distancing, gymnasiums being closed. It has created a great deal of difficulty, and we are seeing a lot of burnout, particularly within our junior staff, though it is apparent across the age spectrum. And it really comes down to the concept of compassion fatigue. We as emergency physicians know everything about hard work. We do it every day. But you get to a point where you feel that you've given every ounce that is within your heart and you have nothing more to give. And I think that's one of the biggest concerns I have at present with regards to the healthcare fraternity in South Africa, is that their tanks of compassion are running on empty. And with our vaccination drives sitting where they are, we are almost assured of a 4th wave. And it is going to occur at a time which is usually a time for families, and that is over the Christmas period in South Africa. And so once again, these healthcare workers will be isolated from their families for their own protection. They will be faced with horrible and terrible decisions with regards to allocation of resources. And at the same time, they are being told that what they are doing is against people's human rights. And that does result in a great deal of concern. And it leaves me awake at night, and I think that applies to a lot of the healthcare workers in this country. Where to from here is always a question. It felt that 2020 was the longest year that I've ever lived through, and it seemed to be never ending. But now that we look back, we realize it is gone, and we need to look forward to the future and what our new normal is going to be. And that is the question mark. We really don't know. We hope that the vaccines will produce a level of protection that will not only protect healthcare workers, but also protect their access into health, the patient's access into healthcare for other diseases. But we simply don't know. What we do hope is that it is a light at the end of the tunnel and not a train coming in the opposite direction. And with that, I would like to thank you for the opportunity once again to have participated in the EPAD conference and to hear such familiar voices. And finally, I would like to pay tribute to the Grand Master of this conference, Professor Bashakanda. And with that, it's my pleasure to hand back to Lewis and to Eric. Thank you very much. Thank you, Roger, for this presentation. Probably there are questions regarding your comments. There is one question from Mehmet. Question is coming, Roger. The microphone is flying. And Good morning. Can you hear me? Good morning. This is Dr. I can Behçet. hear you clearly. Please go ahead. Okay, Dr. Ajir, welcome. Thank you very much for your nice presentation. This is Dr. Behçet. My question
Okay, thank you very much. Especially it's for you, but for all the audience. As health staff and provider, we believe that the unique treatment for this disaster is using the vaccination. This is the unique treatment. All other treatments are supportive. We believe that. And we strongly have recommendation for ourselves and our population to have vaccination. The question is that, do you think or do you believe that we did a mistake while we are talking about the benefit of the vaccination, why we could not be able to convince the population to have the vaccination? Because all over the world there is a strong position about this vaccination. Thank you very much. Listen, I am 100% in agreement with you. We've seen this with previous pandemics, and we look at things like smallpox and polio, and the way that those were controlled and eventually eradicated was through immunization and vaccination. I think whilst the scientific community has been very strong in favor of vaccination, its benefits, not only in limiting the spread of the disease, but in particular decreasing the incidence of severe disease, the requirements for hospitalization, and the requirements for intensive care, and by doing so, limits deaths. The realm of fake news and social media has done a lot of deleterious damage to that very strong message that is coming from the scientific community. And we've seen it certainly within South Africa, and I'm sure across the globe, where self-proclaimed experts, after reading an article on Wikipedia, will sprout nonsense about how the vaccine is going to cause the sprouting of a third ear. And everybody is then frightened that the vaccine is going to give them an extra ear in the middle of their forehead. I think the way to go through this is taking an approach when you're sitting on the back of a donkey of either using the stick or the carrot. So we can try and encourage using the benefits of the carrot, and I would have thought that the benefit of survival is a significant one, but it doesn't seem to have been shown. And so do we need to have more draconian mechanisms in order to ensure vaccination? And compulsory vaccination is not something that is new. We see compulsory vaccination for many other afflictions across the world. There's been mass debates with regards to whether healthcare workers should have compulsory vaccination, and there's not even clarity in that regard. What our country is trying to do, and it has been since the launch of an electronic health pass, is that they are using that as motivations. So they've reintroduced things like sports matches with some of the professional teams with limited numbers in the stadia, but you do not get access to that stadium unless you are fully vaccinated. And so those are the motivations that are currently being used in order to try and motivate individuals who perhaps would ordinarily be on the fence to actually proceed and get the vaccination. What is encouraging, though, is that if we look at the interest in vaccination, it is highest amongst our youngest population. We're finding it is in the middle age groups of the 30s to 50s that we have the greatest difficulty. The young people are flocking to vaccination centres
And I think it's because they realize that it's the only way that they can get back to a normal life. The final comment in that regard is that I did appreciate the comments of the French president with regards to vaccination and how various entities, the access would be limited if you were not vaccinated. And his comments about it's the time for everybody hiding because a few will not be vaccinated is over. It is time for those who are unvaccinated to hide. And perhaps that is the approach that we are needing to take. I am vaccinated. I was fortunate to be vaccinated in February of this year, so very early on in the vaccination programs in this country. It was after I had had COVID and was quite significantly ill from it. And I certainly don't want to go through it again. Thank you. Thank you, Roger. I am afraid that we have to go on with the program. Thank you for your answer. Roger, can you hear me? Yeah, Roger, we cannot hear you, Roger. Yeah, okay, thank you. The connection is not stable for now. Thank you, Roger. We have to move to the next speaker. And I would like to introduce Dr. Kumar about the situation in Asia. Thank you. Thank you, Roger. Thanks, Eric. Thanks, Lewis. Thank you again. Good morning, everybody. So, you saw Roger and Wang Zhong discussing about the COVID report in their countries. I've been given a task about speaking about the full Asia continent. And when it comes to Asia alone, we all know that what is the population there and how much it contributes to the whole world. So you can see the Earth's largest population is in Asia, contributing to two major countries, that is China and India. China has 1.4 and India has 1.3 billions. So for full put together, it almost constitutes to about 40% of the population of the world. And then, as of June, 4.5 billion people constitute roughly to 60% of the world's population that's in Asia. So we all know where it started and where it was going through and where it came back. The only advantage which many countries had was by the time it came back to Asian countries, it was almost 3 to 4 months later on, wherein it gave a time for us to breathe in and look into the composition and how to manage these patients in the countries. So I've just taken all the statistics from the webpage as on 8th of October 2021. Since we can't get any data from many of the countries, we have to look into the statistics from the webpage alone. So if you see, out of the 48 Asian countries, if you take the top 10 countries, my country was the highest. That is 3.36 crores. But if you take per million or per crore population, my country is the lowest, because we have 1.3 billion population and we had 3.3 crores of total patients, which was being reported as of October 9th. And that constitutes to less than 3% of the patients in the country. So next was the Russia, where they had about 75 millions, and then the Turkey, Iran, Indonesia, Philippines, Malaysia, Iraq, Japan, and Thailand. So, but what made important is when by the time it hit India, that was in March 21st, where the first case was been reported in one of the tiny states in the southernmost part of the country. So then, by then we had the protocols. The Indian Council of Medical Research, which is the highest body in our country, along with the Ministry of Health and major players,
because in India, if you take the healthcare providers, it is 80% by the private sector and 20% by the government sector. So they did a major job. They involved all the stakeholders, brought out the protocols, and then they said that this is what is a protocol for the whole country. And then they went into the lockdown on March 21st, so which brought in the number of count to very, very minimal in the first wave, which started from March 21st, though. We saw the spike only when the average test positivity rate, which we saw, once it touched to 3%, then it started spiking. The highest peak which we attained was in the month of May and June, which went up to 21%, and it stayed as a plateau for almost a month, and then it started reducing. And most of the Asian countries had only 2 peaks. They didn't have the 3rd peak as it was shown in South Africa or many other continents. Only in few countries in Asia, like Japan, had a 3rd or a 4th wave. But in my country, there was only 2 waves. One was in April, May, and then again it came down by August, September, and by October we were coming down to minimum numbers, and again it started peaking in the month of March. So we saw the next peak again in May, and it came down drastically in the month of June. So if you see the number of deaths again, India was contributing to the highest number of deaths. That was 4,46,000 deaths which occurred as of October month. So again, if you see in the number of population, that was coming down to less than 0.1% of the population. And if you see the total number of patients, that was 3 crores, and 4 lakhs was coming to about 1.3%. And that was because of the robust protocols which was being present. And if you see, as on October 7th, the number of active patients, that was again in Russia, that was the highest number, that was 6,50,000 patients, and Kazakhstan, that is 55,621. And if you see in my country, it is hardly about 20,000 patients as of today. And if you come to total cases per million population, you can see what I was telling is true, wherein India doesn't stand anywhere. That the per million population, you see the Georgia is the highest number of patients, that is 1,57,000, and Turkey has 86,000 per million population. And if you see the tests per million, we have been doing X number of tests, but again, the highest number of tests were done by UAE, that is 85 lakhs per million population. And if you come to Bhutan, it was about 14 lakh tests per million population. So Turkey stands in the 12th place, about 10 million tests. And again, if you see the deaths per million population, you can see that, again, India doesn't stand here in the first top 10, because when you look into top 10 positions per million population, again, it's not there. Again, Georgia is the highest, and Oman is in the number 10th position. And Turkey stands at 767 per million population. So the solution, as every one of us have said, it is vaccination, vaccination, and only vaccination. So what many countries did was, it started vaccinating the people in December or November itself. So by the time it came to the Middle East, low and middle income countries, it was very late. That was in January. So, but in January, when we started on January 16th, till today, as of today's morning, in India, 95.8 crore people, that is almost looking into 20% of the population of the world, has been vaccinated in India alone. This particular robust vaccination is because we have a good networking system, especially there is something called as the Asha workers or the Anganwadi workers. So they were the one who took the torchbearer, and when it came to polio or any other vaccination strategies, they were the one who helped out rather than the nurses or the doctors, which the nurses and the doctors were playing a major role in treating the patients in the hospitals rather than giving the vaccinations. So these people went to the land and rural area and started vaccinating. That was very important. That is why you can see that 73.7% of the population in India have been vaccinated. We have 3 vaccines basically. The one is the AstraZeneca. Second one was the one which was indigenously developed in our own country, that was
Covaxin, and the third one, which was been imported from Russia, that's a Sputnik. All three are double-dose vaccines, and according to our scientists, they had leverage of 28 days initially between all the vaccines, and now in the AstraZeneca, they made it as 84 days. And believe it or not, the healthcare workers in India, you can see that there are more than 4.5 lakh doctors in India. The number of persons who were succumbed to the illness was 952 doctors by August of this year. That means that because of the vaccination process and the vaccines which all the healthcare providers took, reduced the number of deaths. And again, we saw that those who were vaccinated among all the healthcare providers, that is, let them be the doctors, nurses, or the paramedics. We saw that the patients who came with the vaccinated people, the requirement for ICU and ventilation was very, very low, including the most emergency physicians who were working in the emergency departments. We all know that. And you can see the population which was being vaccinated. Again, Singapore stands highest with 80.8% and Sri Lanka with 54.6%. The only thing is vaccination, we have to keep on telling to everybody, and Turkey stands at 54.1%. And if you see the Asian countries' response, the top three countries are the Bhutan, Oman, and Taiwan, and which need to take action of Philippines and Malaysia, where the vaccination and the response system should be robust enough. So what made difference in our country was testing at the initial stage itself. Anybody coming from outside the country were subjected to test, and the quarantine process was a robust one and indigenously prepared, because at that particular moment initially we didn't have the cabins to test. So indigenously the army people in the Indian Army started preparing a lot of things like this and gave it to our country, and that made very safe and made very helpful for making the testing happen. And increasing the testing decreased the number of patients visiting the hospital. And the PPEs, initially we couldn't find any PPEs because most of the import was banned. And then they developed indigenously again, and they looked into and brought in the PPEs which is required and made sure the frontline workers have been given every time. And the number of hours, number of working days, everything was staggered. We had our own hospital protocols. Initially, we said that 7 days you work, 14 days you take off. And then we reduced it from 7 to 7 days. And once they were vaccinated, we saw that the number of staggering hours was reduced. And this motivated all the healthcare workers to participate, to treat the patients, and ensure that they get the highest level of treatment for the patients who come to the emergency department. Because we all know emergency is the front door, and you triage the patient, you give the treatment first, you are going to save the life, and that is what is very, very important. Social distancing, there is no other thing, we have to follow it. Follow the standardized protocols, which is important for your hospital. Develop it. Some may say remdesivir is important, some may say tocilizumab is important, but you can decide what is important, at which time, when the patient has to be started on oxygen, when the patient has to be put him on high flow oxygen, when the patient has to be put on NIV, when the patient has to be intubated. So the emergency physician is the number one person who can stand and say that this is what I'm going to follow the protocol and do it at the best, because only later on you're going to shift the patient. And believe it or not, in my own hospital, our hospital was the designated hospital for COVID-19, and every day starting from March till date, we were receiving not less than 300 to 400 patients a day, and most of them were on panic initially. We used to see 400, 500 patients getting tested, about 1,500 patients coming in and wanted to get a test done in the hospital. That was a panicky situation which we saw in. And the whole burden came on emergency physicians and the emergency care providers. So, but we never lost our hope. We saw and we ensured that there was not even one casualty in my hospital from the healthcare providers' perspective. So we took care of them. That is what India did differently, and that is what which many countries took the leave
and they looked into how they can reduce. You can see all over the world, there were 150,000 healthcare providers who died. But when you see country-wise, it is number which is less. So this is how you have to indigenously process them, construct them, review them whenever time and again is required, and then you have given the best care out of you to the patients who visit. Emergency, I always say that it is not a single man's job. It is always a teamwork. You have your core team with your group and make your protocols, vaccinate them, say to them that vaccination is the most important thing, and ensure that each one is teaching another person to save more lives. That is what is our tagline every time when we go there. Thank you all. Thank you, Dr. Kumar, for this presentation and impressive numbers. Do we have any question in the audience about this situation in Asia? I've got one. Actually, what's the situation today? I mean, for different countries, what's the most threat you think it is now in Asia? I saw the statistics yesterday night. It was not alarming in Asian countries. Like I said, my country had about 19,400 patients as of yesterday night for a population of 1.3 billion. Yeah, thank you again, Sirinat. Thank you very much. Unfortunately, we have to move to the next speaker. Now from Mexico, Jesus Daniel Lopez is coming to report us about the situation in his country. Please, Jesus. Thank you very much for the introduction, Dr. Eric, Dr. Luis. I have 5 minutes, I think. And I will talk about the Latin American experience with COVID-19. And I want to call my talk, why didn't we learn? But not just in Mexico, I think all the countries. Why didn't we learn about COVID-19? When did it all start in Mexico? We had the first case in Mexico in February 28. Somebody 35 years old who traveled to Italy for work. And when he got to Mexico, he was the first case in our country. But in Mexico, we aren't prepared, and Latin American were not prepared for this situation. Why? Because if you remember, when the pandemic started or began, everybody told it's like a flu. It's not dangerous. The influenza is more dangerous. Don't worry. Because we saw the numbers of Chinese, and the mortality was very low. But what happened with Mexico? Sorry? Okay, sorry. What happened with Mexico? Our mortality now is 11, 12%, because as you know, we have a big problem with the obesity, and I'm sure your patients, when the more critical patients are very fat patients, and we have that problem. Our mortality is the biggest in the world, 11, 12%. Some cities, 15% of mortality. It was the first mistake. Trust. The other mistake, I don't know if you remember, we thought the COVID-19 is just in the north of the world, not the south. Why? Because we imagine the BCG vaccine
protect the population. And South America and Africa didn't have COVID-19 when the pandemic began. And we thought this kind of vaccine protect our population. It was another mistake. And the other, I don't know if you know the Sentinel program. The Sentinel program is when you get the information about how many cases do you have in your country, and then it's just the 10% of the real cases in your country. If we have one day in Mexico 1,000 of cases, really we had 10,000. But it was similar to the influenza. And as you know, it's not similar. The spread in COVID-19 was more. And then we thought we have maybe 10,000 cases when really we had 20,000, 30,000 cases. It was another mistake. But why didn't all the physicians approve this program? Because is it the same expansion factor for the whole country? No. Rural and urban areas as well? No. How does the expansion factor change in different groups, such as age, work? Which is the expansion factor for the population with comorbidities, like the obesity? Another mistake. South America didn't close the borders. We receive all the time, all the people, until now. And look the culture, this kind of control. This show was in March, after the WHO said we are in pandemic. And it's a big, big show in Mexico. All South America go to this show. It's many singers. I don't know if you had this problem. The people attack the healthcares. And the other problem, Mexico ranks a world first place of disease healthcare workers due to COVID-19. In Mexico, more than 1,320 healthcare workers deceased. This is on September. And in Mexico and the USA, healthcare workers represent 1 of 7 confirmed COVID disease. The job losses in Mexico, I understand the people need work, but in South America, unfortunately, prefer the economic like the health. Because of that, we had a very problem with pandemic in all South America. And when I begin my talk, I asked, why didn't we learn from other countries? This is my country, Mexico, and we are now in the third peak of the pandemic with Delta. This is Ecuador. I think it's the more affected country in South America. Maybe you saw in the news, in the TV, many people dead in the streets. This is Italy. I saw South America go after Italy, after France, after Spain. We saw the peak in that countries, and then we follow that peak. I don't know why. This is French.
Brazil, Mexico. And I have a question. Are you in the fourth peak? Because all the countries are in the third peak, but as you can see, in Turkey, do you have the fourth peak of the pandemic? And now, fortunately, America have more vaccines than other regions. And the vaccination is for all the population. And as you can see, our cases, or active cases, is decreasing. America, as you can see, the first line, there is America, is decreasing the active cases. Thank you for the vaccine. And this is the last one. I can speak about vaccine, treatment, but my principal question is, why didn't we learn? Not just Mexico, all the countries. Why we continue with the pandemic is we have almost 2 years with this problem. Thank you very much. Thank you, Jesus, for updating us about the COVID in your area. Is there any question from the audience to this presenter? I have a short question for you. You have mentioned that the lack of closing of frontiers and the free movement of citizens can be one of the causes. How do you evaluate this? About the frontiers, the borders? My question is, in Europe, we have had a very strict regulations regarding transit of citizens in between countries. You know, all these regulations, at the beginning we were not allowed to move from our town hall, I would say. And you mentioned that you have not established in America these regulations that limits the movement of citizens. It has been a big debate, as with the vaccines, if this is legally implementation that can be done to protect the citizens, or it's going to go against their freedom. So some countries have not been able to establish these regulations. And my question is, how do you evaluate the impact of this lack of regulations in South America regarding the dissemination of the virus? It was a big mistake. A big mistake. Because until now, our borders are enclosed. All the people from every country can go to Mexico. When began the pandemic until now, it was a big mistake. Thank you for the clarification. We have reached the end of this session. I would like to thank especially the presenters for the quality of the information, also the attendees for being with us, and I hope that you are going to go on with the next sessions. Thank you very much. This session is over. Thank you. Kongremizde de buna benzer şekilde vakit çok değerli. Bakıyorsunuz gerçekten gece 21.30'a kadar bildiriler bir tarafta sunuluyor. Salonlar, her tarafta bir aktivasyon var. Tabii bütün bunlara bir koşturma içinde hepimiz ekip olarak elimizden geldiğince katkı sunmaya gayret gösteriyoruz. Onun için hepinize teşekkür ediyorum. Burada olduğunuz için hepiniz hoş geldiniz. Bu kongremizin özellikle böyle hani bir pandemi sonrası zor zamanlardan geçtik ve 2,5 yıl ara verdik. Tabii
bu eğitimlere sektörün verdiği katkı bizim için çok önemli. Ve onlar da kime nasıl katkı vereceklerini tabii iyi bildikleri için de bu yıl Türkiye'de en fazla hani uydu sempozyumu yapabilen kongre olarak belki de tarihe geçmiş olacağız inşallah diye umuyorum. Yine dün biliyorsunuz açılış töreninde, özellikle açılış töreni için çok güzel geri dönüşümler aldık çoğunuzdan. Ben de teşekkür ediyorum. Sosyal medyada da çok paylaşıldı. Paylaşılmaya devam edecek. Bu arada hashtaglerimizi özellikle sosyal medya kullanıcılarından bekliyoruz. Her an her şeyi sosyal medyada, özellikle bilimsel tabii şeyleri paylaşmanızı umuyoruz. Şimdi dün açılış töreninde bizde işte ilk 3'e giren çok değerli firmamız Menarini grubun koşulsuz destekleriyle yaptığımız bu uydu sempozyumunu açacağım. Yine bizim için çok önemli bir konu olan, özellikle bu dönem daha çok gündeme gelen, neden gündeme geldi? Çocuğu olan, genç, ergen çocukları olan bir sürü arkadaşımız var. Özellikle lisede, ortaokulda öğrenci olanların bu bilgisayarın başında geçirdiği vakitlerden sonra postür değişikliğine kadar giden problemler pandemi döneminde daha çok karşımıza çıktı. Oturmaktan, dışarı çıkamamaktan, spor yapamamaktan, yürümekten. Tabii bunlar bu süreci arttırdı ama bir konu daha var. O da şu. Bizim için kas ağrısı en basit semptom acilde. Ve çok bizim kafamızı hiç hani şey yapmıyor, çok zorlamıyor. İşte kas spazmı, bunu tedavi ederim diye. Ama hasta için öyle değil. Hasta için yaşantısını baştan aşağı değiştiren bir şey. Evet, hayati bir şey değil ama hepimizin olmuştur. Geçen şeyde anlatmıştım. Ya kas ağrıdan yani çorabını giyemeyip yanındaki adamdan çorabımı giydirir misin diye destek aldığım bir durum var yani. Düşünebiliyor musun? Yani elini uzatamıyorsun. Kas ağrısı bu. Benzemiyor bir şey yani. Hayatını alt üst ediyor. Sağa sola dönemiyorsun. İşte bunları iyi tedavi etmemiz lazım. Ve bununla ilgili şimdi kongremize damga vurmuş, hep benimle birlikte çalışmasından çok mutlu olduğum, hep beraber yürüdüğümüz çok değerli başkan vekilimiz Profesör Doktor Zeynep Çakır'ı kürsüye davet ediyorum. Mikrofonum açık herhalde, sesim geliyor. Ben de 2,5 yıl aradan sonra birçok ortamda online'larda görüştük. İlk sempozyumlarımızda birçoğunuzla görüştük, görüşemediklerimiz var. Ama 2,5 yıl aradan sonra büyük kongremizde tekrar bu ortamda sizlerle birlikte olmaktan çok çok mutlu olduğumu söyleyerek başlamak istiyorum. Hepiniz hoş geldiniz kongremize. Umarım her şey sizler için çok güzel gidiyordur. Başar Hocamızın da değindiği gibi bugün çok önemli destekçilerimizden birisi Menarini Türkiye'nin katkılarıyla bu saatte buradayız. Ve biz acil servise geldiği zaman mutlu olduğumuz fakat kendileri hakikaten çok mutsuz olan bir hasta grubundan bahsedeceğiz. Kas iskelet sisteminde rahatsızlık hisseden, buna bağlı işte Başar Hocam çok güzel değindi. Neredeyse kendi işini göremeyen, ayakkabısını bağlayamayan, çorabını giyemeyen insanlara nasıl destek olabiliriz? Çünkü sorunun küçüğü büyüğü yok acil serviste. Belki biz o hengamenin içinde can kurtarma telaşı içerisinde bunları daha küçük sorunlar olarak görüyoruz ama gerçekten bazen çok önemli sorun haline gelebiliyor. Ben de o yüzden teşekkür ederek başlıyorum bu güzel saati bu oturuma ayırmamıza destek olan Menarini Türkiye'ye ve Yağmur Hanım'a. Evet, sunumu gönderirsek başlayabiliriz. Teknik ekip. Evet.
Arkadaşlar, kas iskelet sistemi bildiğiniz gibi bizi ayakta tutan, organizmamızı ayakta tutan ve bütün gün içi aktivasyonlarımızı aslında borçlu olduğumuz bir sistem. Bu açıdan bizim için çok önemli. Normalde dediğimiz gibi belki bir hayati organ sınıflamasına girmiyor ama bütün vücudu ayakta tuttuğu için çok önemli. Nedir kas iskelet sistemi? Hala bu arada sunumu göremiyoruz ama teknik ekipten... Evet. Kas iskelet sistemi nedir? Hareket sistemimiz nedir? İnsan vücuduna hem şekil veren hem onun hareket etmesini sağlayan tabii ki kemiklerin, kasların ve eklemlerin teşkil ettiği bir sistemdir. Kemiklerle eklemler bunun pasif elemanları, kaslar aktif elemanları olarak yer almakta. Böyle bir hastayla karşılaştığımız zaman ne yapıyoruz? Acilciler olarak sizler zaten çok iyi biliyorsunuz bunu. Evet, iyi bir anemnez alıyoruz. Çünkü başka şeylerden ayırmak istiyoruz. Hayat tehdit edebilecek başka durumlardan ayırmak istiyoruz. Doğru bir anemnez alıyoruz. Bunun izole kas iskelet sistemi hastalığı olduğundan emin olmak istiyoruz. Fizik muayenemizi doğru yapıyoruz. Laboratuvar testleri bazen gerek olabiliyor veya görüntülemeler bizim için ihtiyaç olabiliyor. Anemnez, iyi bir anemnez önemli dedik. Neler var bu anemnezin içerisinde? Evet, ağrı bunların içerisinde en belli başlı bulgumuz. O kadar ciddi bir ağrı olabilir ki bazen her gün rutinde yaptığınız, çok kolay gördüğünüz işleri bile yapamazsınız dedik zaten. Sabah tutukluğu yine bu hastaların önemli bir kısmında görülür. Belki romatizmal hastalıklardan farkı biraz daha kısa süreli olması, daha çabuk açılmasıdır. Ama tüm gün sürdüğüne hepimiz zaman zaman kendi hayatımızda tanıklık etmişizdir. Sabahki şiddetiyle olmasa bile o tutukluğumuzu bütün gün devam ettirdiğimizi hepimiz az çok salonda deneyimlemeyen, yaşamayan yoktur herhalde. Buna tabii hareket kısıtlılığı da, tutukluğa hareket kısıtlılığı da eşlik eder. Özellikle de kronikleşen durumlarda kas kitlesinin azalması, kas iskelet sisteminin kronik hastalıklarında kas kitlesinde azalma görülebilir. Romatizmal hastalıklar başta olmak üzere krepitasyon veya eklem içi özel durumlarda krepitasyon sesleri duyulabilir. Enfeksiyonun eşlik ettiği durumlarda kızarıklık, sıcaklık artışı vesaire görülebilir. Tabii ki hassasiyet, genel halsizlik, kırgınlık, genel böyle hatta kronik ağrıları olan insanlarda hayattan bezmişlik hali ki biliyorsunuz önemli bir kısmına bunların antidepresanlar da veya içerisinde antidepresan içeren preparatlar da başlandığını biliyoruz. Hastalığın durumuna ve önemine göre subkutan nodüller de zaman zaman görebildiğimiz durumlardan bir tanesi. Evet, kas iskelet sistemi hastalıklarının meydana gelmesinde, oluşmasında birçok etmen belirleyici. Sizlerin de tahmin ettiği gibi ve psikolojik etmenler bunların başında gelir. Hepimiz stresten tutulduğumuzu iddia ederiz mutlaka. İşte çok stresliydim, tutuldum. Bu hem halktan sıradan insanların hem biz hekimlerin çok sık dile getirdiği bir şeydir. Evet, hakikaten stresli durumlar gerçekten psikolojik stresler, travmalar kas tutukluğuna sebep olabilir ve bu hastalıkların temelini oluşturabilir. Biyomekanik faktörler, hayat tarzımız burada çok önemli ve nasıl hareket ettiğimiz de çok önemli. Yani biz acilciler olarak belki biraz hızlı hareket ediyoruz. Bazı şeyleri çok hızlı ve düşünmeden yapabiliyoruz zaman zaman ve bunun bize getirdiği bir takım kas iskelet sistemi yüklerini yaşıyoruz. Meslek gereği, yaşam tarzı gereği, hareket tarzı gereği bir takım özel maruziyetlere maruz kalan insanlar her zaman var. Neden önemli? Çünkü engellilik sebepleri arasında çok önemli bir yer işgal ediyor. Hayat kalitemizi bozuyor ve günlük rutinimizi çok ciddi mahiyette etkileyebiliyor. Ve bu anlamda da tabii ki ekonomiler üzerine bir yük oluşturabiliyor iş ve güçten kayıba sebep olarak. Bu görmüş olduğunuz Türkiye Hastalık Yükü çalışması Sağ Kurumu tarafından yaptırılmış ve ölümcül olmayan hastalık yükünü gösteriyor. Çok yeni bir veri değil, 2004'e ait bir veri ama bunun üzerine yeni bir veri göremediğim için hala geçerli olduğunu kabul ediyoruz. Ve kas iskelet sistemi hastalıkları 3. sırada yer alıyor. Ölümcül olmayan hastalık yükü arasında bizim popülasyonumuzda. Yine Türkiye kliniklerinde yayınlanan bir çalışma
burada gördüğünüz gibi hayatımızı etkileyen 10 hastalık içerisinde, en sık görülen 10 hastalık içerisinde 1. sırayı, 3. sırayı, 5. sırayı ve 8. sırayı, yani çok önemli bir kısmını kas iskelet sistemi hastalıklarının oluşturduğunu gösteriyor. Kas spazmı da söyledik. Kas iskelet sistemi hastalıkları arasında aslında bizim bugün üzerinde en çok duracağımız konu. Çünkü kas gevşeticilerden, spazm çözücülerden biraz dem vuracağız. Onlardan bahsedeceğiz. Kas iskelet sistemi hastalıkları içerisinde kas spazmına yoğun olarak değinmiş olacağız. Kas spazmı beynin soğuk kas dokusuna bazı hareketleri aniden yaptırmaya çalışmasıyla dokuda strikinin birikmesiyle patofizyolojisi böyle. Meydana gelen bir ağrı şekli. Çok şiddetli birdenbire başlayan bir ağrı olabilir. Ciddi mahiyette rahatsız edici bir ağrı şeklinde ortaya çıkabilir. O yüzden yani gecenin 3'ünde işte böyle bir ağrı ile gelen insanları zaman zaman kınasak da çok ciddi bir ağrıya sebep olabileceği aklımızda bulunmalı. Normal şartlarda kas dokusu kasların hareket edebilmesi için yağ dokusunun belli bir ısıya ulaşması gerekir. Bu ısıya ulaştıktan sonra hareket başlar. O enerjinin bir kısmını yağ dokusundaki bu ısınmadan alır kaslar. Ama böyle bir ısınma olmadan bir harekete kalkıştığımız zaman özellikle spazmlar ortaya çıkabilir. Çoğunlukla bacakların ön ve arka kısımlarında sık gördüğümüz bir durum bu. Ayaklarda, bazen karında, kollarda, ellerde de yine ortaya çıkabiliyor. Özellikle omurga ve omurilikle ilgili durumlara sık eşlik eder. Vücudumuzu ayakta tutan, erekte eden sistem omurilik sistemi olduğu için bu sistemin etrafındaki kaslar, paravertebral kaslar, paraspinal kaslar kas spazmına en çok uğrayan ve bu yüzden en çok sıkıntı yaşamamıza sebep olan kaslardır. Ve spazm ağrı spazmı tetikledikçe bir kısır döngü, bir kaskat meydana gelir. Bu çok bilinen ağrı, spazm, ağrı kaskatıdır. Sırt ve omuzlar sizlerin de bildiği gibi işte hepimizin en sık yaşadığı kas tutulmalarının olduğu sebep. Başar Hocam çok güzel bir girişte değindi. Özellikle bu pandemide geçirdiğimiz süreçte hepimiz bilgisayar başında kaldık. Sadece ergenlerimiz, evdeki çocuklarımız değil. Onlar için özel hassasiyet duyduğumuz için ilk onlar aklımıza geliyor ama saatlerimizi bilgisayar başlarında, toplantılarda geçirdik ve mesela geçen seneki kongremizi hatırlıyorum ben. Tüm günü bilgisayar başında geçirdiğimiz ciddi bir 3-4 gündü. Böyle bir ortamda hakikaten tetiklenir. Özellikle hareketsiz kalma ve bunun akabine gelen hareketlerle bu tip omurga spazmları tetiklenmektedir. Bunlar çevre kasları da etkileyebilir. Yani belirli bir kas grubu tutulur. O kas grubunun tutulması yanındaki kas grubunu etkiler ve böylelikle olay daha geniş bir alana yayılabilir. Bazen duruma şişlikler eşlik edebilir. Kas spazmları kasların aşırı yorulması gibi geçici bir nedenden olabileceği gibi bazen altta yatan bir tıbbi sağlık sorununu da işaret ediyor olabilir. Bazı romatizmal hastalıklar gibi veya mesela işte bizim kas spazmı zannettiğimiz aslında ciddi diskopatiler gibi hastalıklar altında yer alabilir. Özellikle diskopatileri zamanında tanımazsak bir takım kalıcı sakatlıklara yol açabilir. Bunları da hatırlatmak isterim. Nelerden olabiliyor? Evet, mineral eksikliği önemli sebeplerden bir tanesi. Halk arasında da bilinen, herkesin en çok bildiği sebeplerden bir tanesi kas spazmlarında. Kalsiyum, potasyum, sodyum, magnezyum gibi kas hareketlerinde önemli mineraller bu konuda eksikliklerinde hemen yerlerini hissettiren mineraller. Dehidratasyon belirleyici bir faktördür. Özellikle de spor yaptığımız zaman vücudumuzla ter yoluyla çok miktarda su attığımız ve bunu yeteri kadar yerine koyamadığımız zaman çok sık rastladığımız bir durumdur. Egzersiz sonrası görülen kas spazmlarının da en önemli sebebidir. Yine yetersiz kan akışı
özellikle yine hızlı egzersizler esnasında bacaklardaki, ayaklardaki yetersiz kan akışı, biliyorsunuz ayaklarımız ve bacaklarımız, alt ekstremitelerimiz zaten kanlanma konusunda dezavantajlıdır. Yer çekimine doğru, aşağıya doğru oldukları için kanlanma konusunda dezavantajlıdır. Bu dezavantaj egzersiz esnasında daha da artarak sıkıntıya yol açabilir. Özellikle de omurilik ve spinal hasar durumlarında, diskopatilerde vesaire sinir sıkışmaları bacaklardaki kas kasılmalarının önemli diğer bir nedeni olabilir. Ve özellikle uzun yürüyüşlerde, uzun süre hareket etmede, uzun süre ayakta kalmada daha çok hissedilebilir. Kasların aşırı kullanımı yine bilinen en yaygın nedenlerden bir tanesidir. Hepimiz yaşamışızdır. İşte ağır bir iş yaptığımız zaman, mesela karları kürediğimiz zaman, Erzurum için söylüyorum, veya yaz geldi, şükür Erzurum'da olsa bahçedeki çimlerimizi biçme imkanı bulduk. Böyle bir zevk edindik. Çim biçme işinden sonra. Böyle ağır bir iş, yani her zaman yapmadığımız ağırlıkta bir iş yaptığımız zaman özellikle boyun, omuz ve sırt bölgesinde bu tutulmaları yoğun olarak hissederiz. Obezite önemli bir nedendir. Obezite hem hareketsizliğe sebep olduğu için bu da bir kaskattır, kısır döngüdür. Obezite, hareketsizlik, hareketsizlik, obezite ve sonuçta daha fazla ağrı, daha fazla hareketsizlik, daha fazla obezite gibi. Ve hem alt ekstremite hem de üst ekstremitede, ayrıca boyun ve sırt bölgesinde önemli kas spazmlarına sebep olabilir obezite. Sinir sistemi hastalıkları aklımızda bulundurmamız gereken, az evvel söylediğim, hani altta zaman zaman önemli bir neden yatıyor olabilir dedim ya, bunlar aklımızda bulunması gereken nedenlerdir sinir sistemi hastalıkları, mesela multiple skleroz gibi. İlaçlar da mesela Alzheimer'da kullanılan donepezil gibi, bir tansiyon ilacı olan nifedipin gibi bir takım ilaçlar da kas spazmlarının nedeni olabilir. Bunu da lütfen aklımızda bulunduralım. Ayrıca şunu da söylemek isterim. Diüretik etkisi olan ilaçlar, az evvel söylediğimiz iyon dengesindeki bozukluğa bağlı yine kas spazmlarına sebep olabilirler. Kaslarda ani ve keskin bir ağrı olur dedik. Yani bizim kınadığımız, hani bu saatte buraya bunun için mi geldin diye kınadığımız ama gerçekten kişiyi çok çok rahatsız eden, bazen tanıdık olan, onun için çok tanıdık olan, buraya gelmeden önce tanıdığım bir arkadaşım bana gece yaptığı acil servis ziyaretini anlattı. İşte benim dedi belim çok kötü, böyle olduğu zaman biliyorum ikinci gün hiç hareket edemiyorum, o yüzden gece çok geç saatte acile gittim. Bunu bana özür dileyerek anlatan anlayışlı bir insandı ve acil servisin dramını anlatıyordu aslında bana anlatmak istediği. Bizim klinikte o an yaşanan kaos ve o kalabalık durumuydu. Gerçekten bilinçli insanları da zaman zaman acil servislere bu saatte getirmeye sebep olacak kadar ciddi ağrılara veya tanıdık aşina sıkıntılara sebep olabilir. Cilt altında sert bir kas dokusu hissi, bazen kas seyirmesi duruma eşlik edebilir. Kas spazmı ve kramplar tüm kas gruplarını evet etkileyebilir ama az evvel söylediğimiz gibi özellikle vücudun ereksiyonunda görevli kaslar ve çok hareketli olan kaslar en çok etkilenen kaslardır. Gerçek spazmlar kaslara uyaran sinirlerin aşırı aktivitesinden kaynaklanan spazmlardır. Kas yorgunluğu, yaralanma, kasların aşırı kullanımı gerçek kramplara genellikle sebep olur. Ve geceleri daha çok yaşlarda görülen, uykuyu bölebilen dinlenme krampları da yine bu gerçek spazmlar arasında değerlendirilir. Su kaybetme, sodyum eksikliği gerçek krampların yine önemli nedenlerindendir. Tetani tipi spazmlar ise vücuttaki tüm sinir hücrelerinin aktivasyonu sonucu ortaya çıkar. Düşük kalsiyum, potasyum da daha ziyade buradaki bir aksaklığa işaret eder. Düşük kalsiyum, potasyum seviyeleri. El ve el bileklerinde görülen kas spazmları çoğu zaman kalsiyuma bağlıdır. Hani bunu hepimiz zaten görmüşüzdür, hastalarımızda, kendimizde yaşamışızdır. Ve gerçek spazmlardan ayırmak çoğu kere zor olabilir. Distonik spazmlar daha çok kasları aşırı kullanan ya da amaçladığı hareketin dışında, yani o kas grubunun esas hareketinin dışında bir hareket yaptıran kişilerde görülür. Mesela yazar spazmı olarak bilinen el ve bileklerin aşırı kullanımı buna örnek. Eskiden yazar spazmı denmiş, aslında herhalde bilgisayar başında mouse'da yaşadığımız o mouse'un bize yaşattığı sıkıntı da yine bu yazar spazmına giriyor olmalı.
Bel kas spazmı söyledik. Vücudumuzun asıl yükünü taşıyan, ayakta durmamızı sağlayan, dik durmamızı sağlayan sistem olduğu için zaten üstünde ciddi bir yük var. Artı buna ek olarak istemsiz bir hareket, ters bir hareket, amacının ters yönünde bir hareket yine bel bölgesine çok sık yaptırılan hareketlerdir. Yani ani bir dönüşle bir şey almaya çalışırız. Eğilmememiz gerektiği şekilde eğiliriz veya eğilmeden bir yükü tutup kaldırmaya çalışırız ve bu bölgeye en sık hasarı aslında bu bölgedeki kaslarımız üzerine veririz. Ve bu kaslar da aslında diğer mesela ekstremite kasları kadar güçlü kaslar değildir. Dolayısıyla da daha çabuk etkilenirler. Mevsimsel bazı olaylar, nem, ısı vesaire, aşırı sıcaklar, aşırı sıcakların sebep olduğu diğer şeyler, terleme gibi bazen bunları tetikleyebilir. Hareket kabiliyetini de kısıtladığı için çok ciddi bir günlük hayatta sıkıntıya sebep olur. Ciddi hareket kısıtlamasına sebep olur. Başar Hocam çok güzel bir örnek verdi. Çorabını kendisi giyemeyecek kadar ciddi hareket kısıtlamasına sebep olabilir. Yine boyun kas spazmı, hani halk arasında başım yastıktan düşmüş denilen şey en çok yatarken uygunsuz pozisyonda bulunmaktan, aşırı yüksek yastıkla veya yastıksız uyumaktan veya uygun olmayan yastıkla uyumaktan, aralıksız masa başı işler yapmaktan, bilgisayar ekranına çok uzun süre bakmaktan vesaire çok sık etkilenen bir kas grubu. Biliyorsunuz hepimizin de belki en çok yaşadığı kas spazmı boyun kas spazmıdır. Neredeyse günün yarısını elimiz boynumuzda, boynum tutulmuş diyerek geçiriyoruz. Özellikle de bilgisayar başında geçirdiğimiz saatlerin arttığı şu son günlerde. Evet, boynumuzu hareket ettirememek vücudumuzun en hareketli yeri olduğu için ve ona çok sık ihtiyaç duyduğumuz için hani sürekli başımızı çeviririz, bir sese bakarız, bir şeye bakarız. Çok sık ihtiyaç duyduğumuz için bu da ciddi olarak hareketimizi kısıtlayan ve bize eziyet eden önemli bir neden. Sırt bölgesi de yine zorlanmaya bağlı güçsüzlük ve kaslarda aşırı gerginliğe bağlı, yine strese bağlı olarak omuz ve sırtta da ciddi kas spazmlarının görüldüğü aklımızda bulunmalıdır. Buradaki sinir köklerinin gerilmesi, stres de yine önemli bir faktördür. Bütün omurga ağrılarında olduğu gibi stres belirleyici bir faktör olabilir. Tabii ki omuz, boyun, bu bölgelerde, belde eğer bir ağrı varsa buradaki sinir sıkışmasından, boyun fıtığından, yumuşak doku romatizmasından, uzun süre masa başında oturmaktan, kambur bir şekilde durmaktan, uygun olmayan pozisyonda durmaktan diyelim veya vücudumuzun postürünü düzgün tutamamaktan omuzumuzda ağrılara yol açabiliriz. Omuzdan başlayıp kas spazmlarına eşlik ettiği kola yayılan bir ağrı olabilir. Diskopatilerle karışabilir, servikal diskopatilerle karışabilir, tuzak sendromlarıyla karışabilir. Birçok başka romatizmal hastalığı taklit edebilir, bizi yanıltabilir. Nasıl korunabiliriz kas spazmından? Genel olarak bütün vücudundaki kas spazmından spor veya egzersize başlamadan önce ısınma hareketlerinin çok önemli olduğunu vurgulamak isterim. Yemek yedikten sonra egzersiz yapmayın, çok hani belirgin, hepimizin bildiği bir uyarıdır ve bir 30 dakika geçmesini beklemeyi önerir genelde bütün kaynaklar. Nikotin gibi, kafein gibi maddeleri çok içeren içecekler buna sebep olabileceği için az tüketilmelidir. Su tüketimine dikkat edilmelidir. Su faktörüne ve iyon dengesine değindik zaten. Kalsiyum içeren, potasyumdan zengin gıdalar bol miktarda tüketilebilir. Özellikle de sporcuysanız, özellikle de aktif spor yapıyorsanız. Ve tabii ki eğer mümkünse, böyle bir şey mümkün mü bilmiyorum, stressiz bir hayat önerilir. Bilmiyorum hani salonda ben stressiz bir hayat yaşıyorum, yaşayabilirim diyen var mı? Özellikle de hekim grubu içerisinde. Hele de acil hekimlerin olduğu bir yerde. Tedavimiz semptomatik tamamen analjezikler, miyorelaksanlarla semptomatik bir tedavi olmasını amaçlarız. Semptomları iyileştirmeyi amaçlarız. Yeri geldiği zaman fizik tedavi, lokalize uygulamaları, eklem içi enjeksiyonlar vesaire veya destekleyici bazı şeyler, mesela kilo verme, diyet, istirahat gibi, cerrahi tedavi gibi durumlara bir takım eklem rahatsızlıklarında ihtiyaç duyulabilir. Genel olarak kas iskelet sistemini düşündüğümüz zaman. Tabii ki tedavide hastanın fonksiyonel durumu, hayattan beklentileri,
nasıl hareket ettiği, bunlar çok önemlidir. Yani çok aktif çalışan bir insanı ağrısını gidermek veya bu kas spazmını çözmek çok çok daha önemli olabilir. Dakikalar içerisinde çözmek onun için çok önemli bir şey olabilir. O yüzden kişinin hayattan ne beklediği ve nasıl yaşadığı da burada çok önemli. Elimizde Allah'tan ki iyi bir silah var semptomatik tedavide. Siklobenzaprin önemli bir kas gevşetici olarak yıllardır bize yardımcı oluyor. Etkisini daha çok beyin sapı düzeyinde gösteriyor. Omurilik seviyesinde de etki gösterebilir. Yani santral etkilidir. Özetle santral etkilidir. Ve santral sinir sisteminde somatik motor aktiviteyi azaltarak alfa, gamma motor nöronlarını baskılar ve kas spazmını bu yolla giderir. Akut ağrılı kas sistemi hastalıklarına bağlı bütün kas spazmlarında güvenle kullanabileceğimiz, biraz sonra değineceğim tek tek farklı kas spazmı durumlarında hangisinde ne kadar etkin bulunmuş bunlara değineceğim. Güvenle kullanabileceğimiz bir ilaç. Kas gevşetici ajanlar bel boyun kas spazmında özellikle önemlidir. Analjezik bir tedaviyle kombine edilmesi çok faydalı olabilir. Kas gevşeticiler bu ağrı, kas spazmı, ağrı kaskadını başlangıçta söylediğimiz kısır döngüyü kırmakta oldukça etkili ilaçlardır. Bu yüzden siklobenzapirinden de beklentimiz yüksek. Ve bu çalışma, görmüş olduğunuz bu çalışma düşük doz siklobenzapirin uygulamasında ağrısının tamamen neredeyse tamama yakınının geçtiğini söyleyen hasta yüzdesinin siklobenzapirin grubunda çok yüksek olduğunu vurgulayan bir çalışma. Plasebo kontrollü yapılmış bir çalışma. Yine aynı araştırmacının başka bir çalışması bu sefer de tek başına naproxen siklobenzapirinini bir arada kullanmanın etkinliğini kıyaslamış ve bu çalışmada yine birlikte kullanımın, yani kas gevşetici, ağrı kesici kombinasyonunun, siklobenzapirin, naproxen kombinasyonunun çok daha etkili olduğunu bulmuş. Başka bir araştırmacının, Childers ve arkadaşlarının çalışması da düşük doz siklobenzapirinle birlikte ibuprofenin değişik dozların 400'lük ve 800'lük dozunun etkinliğini karşılaştırmış ve her iki kullanım şeklinin de kas spazmına bağlı ağrıları önemli ölçüde azalttığını göstermiş. Bel ağrısı deyip geçmeyin arkadaşlar, tıpkı kardiyak arrest olduğu gibi bir kılavuzu var, bir algoritması var. İşte hipertansiyon gibi daha hayati olduğunu düşündüğümüz hastalıklar gibi bunun da bir kılavuzu var ve bu bel ağrısı kılavuzu da yine kas gevşeticileri tedavide öneriyor. Özellikle analjezik kombinasyonlarıyla birlikte çok sık öneriyor. Bu çalışmada sırt kas spazmına yönelik bir çalışma. Yine siklobenzapirin ile tedavi edilenlerde plasebo grubuna göre 5 kat daha fazla etkinlik olduğuna vurgu yapan bir çalışma. Baştan beri söylüyorum, tekrar ediyorum. Stres önemli bir faktör. Ağrınız olduğu zaman stres daha da artacaktır. Stres arttığı zaman ağrınız daha fazla hissedilecektir. Özellikle asıl nedeni kas spazmı olmasa bile ağrılı bazı durumlar, osteoartritler, artritler, osteoporozlar vesaire bunlara bağlı ağrılı durumlar ağrının sebep olduğu ekstra kas spazmlarıyla ve ağrılarla tekrar tetiklenebilir. Ve burada bu kaskadı kırabilmek için yine kas spazmı çözücülerin tedaviye eklenebileceğini vurgulamak isterim. Bir de disuse sendromu, yani kullanmama sendromu, işte en başından beri değindiğimiz şey, son zamanlarda çok yaşadığımız, pandeminin bize çok yaşattığı şey. Bir organ ya da kas grubunun uzun süre kullanılmaması sonucunda orada bir işlev yitimi meydana geliyor. Bu bir takım sakatlıklara bağlı olabilir veya bizim hayat tarzımızı değiştirmemizden kaynaklanan disuse sendromları olabilir. Ama eğer bir
primer bir nedene bağlıysa, organik bir nedene bağlıysa, mesela multiple skleroz gibi, Parkinson, Guillain-Barré gibi nöromusküler bozukluklara bağlıysa daha ciddi olacaktır ve gerçekten ciddi bir kullanmama sonucunda da disuse sendromu belirgin olarak kişinin hayatını etkileyecek, işten güçten kalmalara sebep olacaktır. Gördüğünüz gibi kas iskelet sisteminin fraktürleri, romatoid hastalıkları, bir takım terminal hastalıklar, psikiyatrik, mental birçok durum disuse sendromuna sebep olabilmektedir. Ve disuse sendromunda da yine miyorelaksanları kullanabileceğimizi gösteren bir çalışmaya dikkatinizi çekmek istiyorum. Ben günün bu saatinde bize vakit ayırdığınız için çok çok teşekkür ederek bitirmek istiyorum. Soru ve katkıları olan arkadaşlarımdan soru ve katkıları bekliyorum. Çok teşekkürler. Zamanlama da gayet güzel. Ama 11'de programımız devam ediyor. Belki bir soru alabiliriz, katkı alabiliriz veya böyle kısa bir yapabiliriz, tartışma. Soru ve katkı varsa. Evet, arkalardan bir hemen görebildiğim kadarıyla mikrofon hemen verelim. Merhabalar, ben Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi'nden Doktor Alper. Hocam şöyle bir öngörümüz olabilir mi? Mesela nöral terapi gibi fizik tedavi uygulamalarının acil serviste kullanılması gibi. Yani nöral terapi yapma süresi boyun ağrısında falan yapıldığında 5 dakikadan fazla değil. Ama hani benim birkaç hastada denediğim kadarıyla da çok etkili gözüküyor. Ama işte o hastaya, bu yeşil alan hastasına da bu kadar fazla süre ayırmamız da çok gerçekçi olmayabiliyor. Bu konudaki görüşleriniz ya da gelecekte bir şeyiniz olur mu diye sormak istedim. Yani acil servis hastaları biraz bu tip alternatif yöntemler için çok açık hastalar olmayabiliyor. Yani ben sana nöral terapi yapayım, ağrın geçecek gibi durumlara çok açık hastalar olmayabiliyor. Senin fark ettiğin o handikaplara ek olarak. Fakat yine de tabii ki bütün alternatif tedaviler, sunumun içinde de değindiğim gibi rahatlatıcı, fizik tedavi uygulamaları, nöral terapi, tüm alternatif yöntemler de bunların içerisinde. Fakat biz bugün ağırlıklı olarak konumuzu kas gevşeticiler üzerine kurduk. İyi bir noktaya temas ettiniz. Tabii ki tek başına ilaçlarla bu tip ağrılar özellikle kronikleşmesine, hayatımızı ciddi mahiyette etkilemesine mani olmaz. Bir takım böyle destek tedavilerinden faydalanabilir miyiz? Acilde olur mu nöral terapi? Zaten sen sorunu sorarken handikapını da içinde söyledin. Ben de sana katılıyorum o konuda. Evet, çok teşekkürler. Tabii bu bahsettiğimiz tedavilerin acilde kullanımıyla ilgili daha önce de gündemimize gelmişti. Sanıyorum ileride bununla ilgili çalışmalar daha gelişecektir. Yani kısa sürede rahatlatan tedaviler öncelikle acilde uygulanıp daha sonra tedavi medikal olarak devam edebilir. O konuda açık olduğumuzu ifade edeyim. Arkadaşlar burada bunu bitiriyorum ama saat 11'de hemen devam ediyoruz. Ara vermeden devam ediyoruz. Türk Kardiyoloji Derneği de efsane geri döndü. Biz öyle başlamıştık. Tekrar devam ediyoruz. Türk Kardiyoloji Derneği de çok önemli konularla burada bir aradayız. Diğer salonlarda da görevi olan arkadaşlar tabii o görevlerin başına gidecekler. Çok teşekkürler Zeynep Hocam. Diğer paneli burada ara vermeden başlatacağım. Arkadaşlar hemen akut koroner sendromlarla ilgili oturumumuz da başlıyor. Çünkü bu sürede ara yok. Aramız bir sonraki bölümde olacak. Devam ediyoruz. Türk Kardiyoloji Derneği hoş geldiniz öncelikle Ertuğrul Hocam hepiniz. Bizim için bir efsane an bu. Çünkü biz ATÜDER olarak ilk başladığımızda, hocam buyurun. İlk başladığımızda Türk Kardiyoloji Derneği ile başlamıştık kongrelerimize. Bir ara verdik ama şimdi yeniden birlikteyiz. Buyurun hocam. Profesör Doktor Ertuğrul Okuyan hocamız da yanımıza katıldılar. Beraber moderatörlük görevini yapacağız. Kendisi aynı zamanda Türk Kardiyoloji Derneği'nin genel sekreteri olarak
çok büyük başarılara imza atmış bir ekipte bulunuyor. Evet hocam, biz Türk Kardiyoloji Derneği ile başladık bu kongrelerimize. Böyle devam ediyoruz. Kardiyoloji acil tıp birlikteliği çok eski bir zamana dayanıyor. Bundan sonra sizin vasıtanızda biraz daha ileriye de taşıyacağız. Bu panelde böyle başlayalım inşallah. Hocam çok teşekkür ediyorum güzel sözleriniz, düşünceleriniz için. Öncelikle davetiniz için ayrıca çok teşekkür etmek istiyorum. Tüm meslektaşlarımıza, belki bizim rahat hekimlik yapmamızın ilk basamağı, bizim için en önemli olan acil hekimi, uzmanı, dostlarımıza, arkadaşlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Başarılı kongreler diliyorum. Acil ve kardiyoloji işbirliği tabii çok önemli, her alanda çok önemli. Bizim aslında mesleğimizin, iyi işlerimizin temeli acildeki arkadaşların müdahalesinden geliyor. Çünkü hasta bize sizden geliyor. Sizin ve bizim işbirliğimiz bu bağlamda çok önemli. Çünkü saniyelerin önemli olduğu çok kritik patolojilerde acil hekim arkadaşlarımızın yaklaşımı bizim yaptığımız işlemlere güç ve değer katıyor. Onun için iyi ki varsınız diyorum. Kongrelerinizi de biz uzaktan da olsa kimisine aktif katkı şansımız da oluyor sayenizde. İzleme şansımız oluyor. Çok başarılı kongreler, çok başarılı toplantılar oluyor. İnşallah bu toplantı da aynı şekilde, gördüğüm kadarıyla da öyle olacak. Ben tekrar davetiniz için teşekkür ediyorum. İnşallah her zaman bizim kardiyoloji camiasıyla, sizlerin vesilesiyle işbirliğimiz artarak devam edecek. Çok teşekkürler. Brugada, hi. Hello, Welcome how are you? again. Good morning. Yes, it's a big honor for us. Again, we meet with you. But of course, we want to meet you face to face and waiting you to Turkey. I hope in next time, in May, we will meet. Okay. We can continue really with you, hope that we'll be Mr. able Brugada. to have a face-to-face meeting next time. I really hope so. Yes, this acute coronary syndrome section, we can continue together. What do you want to say, Mr. Brugada? I would like, first of all, let me thank you all, and especially the Turkish Society of Cardiology and the Emergency Medicine Specialist Association for organizing this meeting. It's a big pleasure for me to be part of it. Unfortunately, I have been unable to travel to Turkey this time, but I'm completely sure that we'll have the opportunity in the near future to travel to your marvelous country and to be with all of you in a face-to-face meeting. So this is my honor and my pleasure to open this session and to ask Dr. Okuyan and Dr. Kander to co-share with me this session and to pursue with the program. Thank you very much, and I hope, and my desire is that the meeting will be a big success. And as I said, I am really sure that in the very near future we will have the opportunity to meet in face-to-face meetings. Thank you very much. Yes. Thank you, Dr. Brugada. Thank you, Professor Brugada. It is nice to meet you again. It is not important. We, of course, want to see you. We wish to see you face to face. But we are together. We feel your energy. Thank you very much. Thank you. To be with us. Başlayalım mı? Yes. Let's open the session. We have 4 speakers from Turkish Cardiac Society. Mr. Brugada, I want to first introduce Dr. Veysel Özgür Barış. Veysel Özgür Barış, Türk Kardiyoloji Derneği adına burada kardiyolog arkadaşımız. Yüksek troponin düzeylerin biliyorsunuz her zaman problem yaratır, frotman yaratır acilde. Bu konuyu bize biraz ortak problemlerimizi de içine alacak şekilde anlatacaktır diye düşünüyorum. Veysel, dinliyoruz.
Good morning, dear moderator and colleagues. Let me introduce myself. My name is Veysel Özgür Barış. It is a big honor for me to be here today. The subject of my presentation is high troponin. It should take about 10 minutes. There will be some time for questions after my presentation. Firstly, what is the troponin? We all know the sarcomere is the fundamental controlling unit of myocyte, and troponin is a tadpole tadpole heterotrimer. Okay, it is a heterotrimer complex immobilized on the thin filament, which acts in allosteric manner to regulate the calcium-dependent interaction of actin and myosin filaments. It has three subunits, I, C, and T. Is cardiac troponin specific? Because both skeletal and cardiac muscle contract via troponin-dependent mechanisms. The question arises on how to differentiate myocardial injury from skeletal muscle injury, where troponin I and troponin T distinct troponin I and troponin T isoforms. They share similar troponin C. What is the clinical significance of troponin? We all use troponin levels in diagnosis acute coronary syndromes, and sometimes we use troponin levels as a prognostic tool in several clinical diseases. Some of them listed here. Are cardiac troponin levels disease specific? Absolutely not. The rise or fall troponin levels can be seen in acute coronary syndrome, but high troponin levels are not specific for acute coronary syndromes. Moreover, acute coronary syndromes is not defined purely high troponin levels. As you can see here, acute coronary syndrome definition requires chest pain, ECG changes, and high troponin levels. High troponin levels depict as myocardial injury all time, but Veysel, çok özür diliyorum. Çok güzel bir konu, çok da önemli. Arzu edersen yabancılara kulaklık verelim, Türkçe anlat. Sunumun İngilizce ama. Tamam hocam. Olur mu? Tabii tabii. Arkadaşlarımızın çoğunda kulaklık yok. O yüzden Türkçe olsa daha rahat olabilir. Olur. Yabancılara siz kulaklık verin. Hocam siz nasıl uygun görürseniz. Tabii ki. Çok önemli bir konu ya. Onun için hocamla istişare ettik. Sanki Türkçe devam etsek daha iyi olur gibi. Evet. O zaman şöyle bir şu slaytlarımı şöyle bir toparlayayım. Troponin bildiğimiz gibi bizim sarkomerimizdeki temel elementlerden birisi. Kardiyak ve iskelet kasındaki troponinler farklı mıdır? Troponin I ve T farklı, C ise benzerdir. Genetik kodlamalar da aynıdır. Klinik önemli troponinlerin hepimizin bildiği gibi akut koronari sendromlar için diagnostik markerdır. Pulmoner embolizm, MI, COVID-19 ve sepsis gibi nedenler için de klinik durumlar için de bir prognostik belirteç olarak da kullanılabilir. Peki troponin, yüksek troponin değerleri hastalık spesifik midir? Kesinlikle değildir. Akut MI'larda yüksek troponin seviyelerini görüyoruz ama akut yüksek troponin seviyeleri her zaman akut MI anlamına gelmez veya akut koroner sendrom anlamına gelmez. Bu yüksek troponin seviyeleri aslında bize miyokardiyal injury, miyokardiyal hasarlanmayı gösterir. Burada miyokard enfarktüsünün tanısında bize kılavuzlarında önerdiği tanı algoritmasını görüyoruz. Yüksek troponinin yüksekliğinin yanında bir hastaya akut koroner sendrom, miyokard enfarktüsü diyebilmemiz için miyokard iskemiyesine ait semptomların olması lazım. Özellikle göğüs ağrısı veya bu anjina ekvivalanlarının olması lazım. EKG değişikliklerinin, iskemik EKG değişikliklerinin olması lazım. Ya da yeni gelişen Q dalgalarından görmemiz lazım. İskeminin imaging evidence'ın yani görüntüleme
MD de iskemi kanıtlarını görmemiz lazım ve de koroner trombüsü anjiyografide veyahut işte otopside belirleyebilmemiz lazım. Peki kardiyak troponinin yüksek troponin seviyeleri kardiyak spesifik midir? Çoğunlukla kardiyak spesifiktir aslında. Fakat kardiyak spesifik olarak düşünsek de sadece akut koroner sendrom olarak düşünmememiz lazım. Özellikle birçok kapak hastalıkları, aortus stenozu, aort yetmezliği gibi hastalıklar, pulmoner hipertansiyon, sistemik hipertansiyon gibi hastalıklarda yüksek troponin seviyelerinde burada gördüğümüz gibi yol açabilir. Peki non-kardiyak nedenler troponin yüksekliğine yol açabilir mi? Burada non-kardiyak olup troponin yüksekliğine yol açabilecek birçok hastalık görmekteyiz. Herhangi bir nedene bağlı olan hipotansiyon veya şok, ciddi anemi, bizim acil arkadaşlarımızın da sıklıkla izlediği solunum yetmezlikleri, entübe hastalarda troponin yüksekliğini görebilmekteyiz. Özellikle sepsis, septik hastalarda, enfeksiyon hastalıklarında, viral hastalıklarda, COVID-19 gibi, kronik böbrek yetmezliğinde, subarachnoid kanama olmak üzere stroke'larda, pulmoner embolizmde, infiltratif hastalıklarda da ciddi hastalık durumlarında ve de yoğun egzersiz durumlarında da yükselmiş troponin düzeylerini görebilmekteyiz. Peki bu kadar çeşitli hastalıklarda troponini, yüksek troponin düzeylerini görebilmekteyiz. O zaman acilde troponini kullanmayalım mı? Hayır, kullanalım. Fakat hangi hasta grubunda, ne zaman, ne için kullandığımızı bilerek kullanmamız gerekiyor. Özellikle göğüs ağrısı, ağrılı hastalıklarda akut EMA'yı dışlamak için kullanmamız gerekmekte. Bu slaytta bir istatistiksel bilginin altını çizmek istiyorum sizlere. Pretest probability. Bütün testler veyahut diagnostik markerlar spesifik durumlar için geçerlidir. Yani biz hemoglobini, anemiyi ölçmemiz için kullanıyoruz. BNP'yi disiplininin nedenini araştırmak için kullanmamız gerekiyor. Dediğim yeri tromboembolik hastalıklarda kullanıyoruz zaten. Troponini de akut koroner sendrom, göğüs ağrısıyla gelen hastalarda akut koroner sendrom tanısını koymak için kullanmamız gerekiyor. Eğer diğer hasta gruplarında veyahut normal hastalıklarda da troponinin değerini kullanırsak buradaki B değeri artacaktır. Dolayısıyla da troponinin pretest probabilitesi düşecektir ve de o hastalığı bize göstermedeki performansı azalacaktır. Bunu da göz ardı etmememiz lazım. Biraz önce de belirttiğim gibi troponin yüksek sensitiviteli bir markerdır. Fakat spesifitesi düşüktür. Yani hasta olan bireyleri çok rahat seçer. Fakat seçtiği her bireyin hasta olma garantisi yoktur. Peki acil serviste rutin troponin testi yaparsak neyle karşılaşırız? Sadece kafamız karışır. Bu çalışma Amerika'da 3. basamak bir hastanede yapılan çalışma. Rutin troponin testi yapılmış. Bunların sadece %11'i akut MI ile akut MI tanısı alan hasta grubu olarak gösterilmiş burada gördüğünüz gibi. Büyük bir kısmı non-kardiyovasküler nedenler %55 civarı ve de özellikle düşük troponin değerlerinde, yani pozitif ama çok fazla yükselmeyen troponin değerlerinde kardiyovasküler olmayan nedenlerin çok daha sık olduğunu burada da görmekteyiz. Tabii troponin değeri yükseldikçe kardiyovasküler olma ihtimali, akut MI ile ilişkili olma ihtimali de daha yüksek olduğunu görüyoruz. Ben bu çalışmadan öğrendim. Rutin troponin testi yapmak bir kere acil serviste kafa karışıklığına yol açar, zaman kaybına yol açar. Akut koroner sendromlar için de zaten spesifik değil ve de cost efektif olmadığını da bu çalışmadan görmüş olduk. Ben birkaç tane benim de acil serviste başıma gelen bizim kliniğimize acil servisten konsülte edilen hastaları sizinle paylaşmak istiyorum. İlki 40 yaşında kadın hasta, herhangi bir kardiyak hikayesi yok. Atipik bir göğüs ağrısıyla başvurmuş. Hasta göğsüm ağrıdı diye gelmiş. O zamanki acilinin yoğunluğundan troponin istenmiş. Pozitif olunca bize danışılıyor. EKG'si normal. Hastayla gidip muayene ettiğimiz zaman hastanın sol memesinde mastit olduğunu gördük. İkinci troponin istemlerinde zaten troponinlerin negatif olduğunu gördük. Bu fos pozitif bir troponin değeriydi. Bütün
markalarda bütün değerlerde olduğu gibi troponinde de false pozitifliğinin olabileceği aklımıza gelmesi gerekiyor. Ve de herhangi bir markerı, herhangi bir tetki istemeden önce hastamızla iyi bir şekilde konuşup, iyi bir şekilde anamnez alıp muayene etmenin daha önemli olduğunu gördük bu vakamızda da. İkinci hastamız 70 yaşında kadın hasta. Sağ hemiplejiyle başvuruyor. Bazal troponin değeri pozitif. EKG'sinde muhtemelen eski ST değişiklikleri var. Hastada burada sol frontoparietal alanında ciddi bir iskemik sorun olduğunu görmekteyiz MR değerlendirmesinde. Tabii burada troponin istemek sadece acil hekimimizin ve bizim iş yükümüzü artıran bir durum. Troponin pozitifliğinin burada acil hekimi de SVO'dan kaynaklandığını biliyor. Biz de biliyoruz ama nöroloji yatırmadan önce kesinlikle kardiyoloji konsültasyonu istiyor. Dolayısıyla da troponinin istemini her hastaya yönelik değil de spesifik hasta grubuna yaparsak her iki grubun da işinin azalacağını düşünmekteyim. 50 yaşında erkek hasta dispne ve atipik bir göğüs ağrısıyla başvurmuş. Kardiyovasküler hastalığı yok. Troponinin anlamda pozitif ama uzun bir uçuş hikayesi var. Bu hastada iskemik diyebileceğimiz EKG değişikliği de var. Anterior negatifliği mevcut. Ekosuna baktığımız zaman sağ ventrikül dilatasyonu mevcuttu. Hastanın CT'sinden bilateral masif pulmoner tromboembolizm olduğunu görmekteyiz. Troponin pozitifliğinde özellikle içimizde sinmeyen göğüs ağrılarında acil serviste pulmoner emboliyi de aklından çıkarmamamız gerekiyor. Başka bir hastamız 70 yaşında erkek hasta dispne ile bize acil servise başvurmuş. Kronik dispne hastası, arteriyel kan gazında hipoksisi var. Nasıl istenmişse troponin istenmiş ve pozitif olarak saptanmış. Hastanın aslında ciddi amfizemi var. Hipoksiye bağlı, respiratör yetmezliğe bağlı bir troponin pozitifliği var. Aslında bu hastadaki tanımız KOA. Son hasta sunumum 56 yaşında kadın hasta, dispne ve öksürük ile bize başvuruyor. Troponinler sınırda pozitif diyebileceğimiz bir pozitifliği mevcut. Buradan da buzlu görüntülerini görmekteyiz. Bilateral buzlu görüntüsü ve konsolidasyonları mevcut. Hastanın PCR testi pozitif geldi. Hastanın tanısı aslında COVID-19. Peki herhangi bir şekilde elimizde acil serviste çalışırken acil durumlarda yüksek troponin seviyeleri geldi. Bundan sonra hastayı nasıl yönetebiliriz? Bu vakalardan da gördüğümüz gibi aslında ilk başta hastalardan iyi bir anamnez ve muayenesini yapıp EKG'sini denedikten sonra aslında troponin istememiz gerekiyor. Peki tersten gidersek eğer rutin acil servisteki şartlarımızdan hastanın göğüs ağrısı ve EKG değişikliği var mı yok mu tekrar bir sorgulamamız gerekiyor. Eğer bu ikisi de varsa troponin seviyelerimiz yüksek troponin seviyelerinde büyük ihtimalle bu hasta akut koroner sendromdur. Eğer semptom ve EKG değişikliği yok ise bazalde de ciddi troponin yüksekliği yoksa veya seri ölçümlerde de logaritmik bir yükselme yoksa GFR 50'nin altında ve yaşta 70'in üzerindeyse bu büyük ihtimalle akut koroner sendrom açısından düşük olasılıklıdır. Diğer nedenleri düşünmemiz lazım. Burada anlattığım stroke, COVID-19 da bunlara dahil. Eğer bu ikisinin arasındaki hasta grubundaysa eğer bunlar akut koroner sendrom için orta riskleri taşır. Akut koroner sendromla diyebilmemiz için diğer nedenleri de dışlamamız gerekiyor. Akılda her zaman pulmoner emboli gibi diğer nedenleri de tutmamızda fayda var. Sonuç olarak yüksek troponin seviyeleri miyokardiyal hasarı bize gösterir. Fakat her zaman bize MI'yi akut koroner sendromu göstermez. Acil servis şartlarında çok zor olsa dahi troponin seviyelerini istemeden önce hastamızı güzel bir şekilde muayene edip anamnezini almamız gerekiyor. Rutin troponinin istemi cost efektif değil. Sadece zaman kaybına ve kafa karışıklığına çoğunlukla yol açar. Ve de biraz bahsettiğim çalışmadaki gibi yüksek troponin seviyeleri genellikle non-kardiyak patolojilerde görünür. Eskiden critical illness infections ve enfeksiyonlar derdik. Şu anda da karşımızda COVID-19 gibi bir bela da var. Bunları gözden kaçırmamamız lazım. Dinlediğiniz için herkese teşekkür ederim. Veysel çok teşekkür ederiz. Çok güzel bir özet oldu. Ben de kendi adıma çok faydalandım. Up to date oldum. Sağ ol. Salondan soru ve katkı var mı? Mümkünse önce acilciler konuşsun. Kardiyologlar konuşmasın.
Özgen söz vereceğiz size. Buyurun doktor hanım. Bir mikrofon verebilir miyiz lütfen? Geliyor, geliyor. Ben de çok teşekkür ediyorum doktor arkadaşımıza. Çok güzel bir sunumdu, çok yararlandık. Ankara Şehir Hastanesi'nden Doktor Havva ben. Son slaytta geçen bu böbrek yetmezlikli hastalardaki durumla ilgili troponin yüksekliklerinde mesela troponin T'de çok ciddi bir etkilenme olduğunu biliyoruz. %40-50'lere varan ama troponin I için %5-10'un civarında seyrettiğini biliyoruz. Bu durumda da hani böyle bir durum varsa daha çok böbrek yetmezliği lehine değil de akut koroner sendrom lehine yorumlamak daha uygun gibi görünüyor. Ne dersiniz? Veysel. Bu güzel sorunuz için çok teşekkür ederim doktor hanım. Tabii burada sadece troponine göre akut koroner sendrom tanısı koymamamız gerektiğini slaytlarda da bahsetmiştim. Tabii acil servis hekimi olarak kardiyoloğa yönlendirmeniz şart. Fakat özellikle kardiyoloğa yönlendirmeden önce de hastada iskemik değişiklikler var mı yok mu? Yani EKG'de veyahut hastanın şikayetleri iskemik şikayetler mi? Buna bakmamız lazım diye düşünüyorum. İkincisi bizim de özellikle acil servislerde de sıkça kullandığımız ekokardiyografi ile iskeminin imaging evidence'ı var mı yok mu buna bir bakmamız gerekiyor. Ve de bu her hastanenin kullandığı kit farklı. O yüzden troponin T ve I ayrımına girmedim. Fakat seri ölçümlerde logaritmik bir yükselmenin olup olmaması bence bizi bir adım daha akut koroner sendroma yaklaştırır veya uzaklaştırır. Havva Hanım'ın sorusu çok önemli bir soru. Sen de çok güzel cevapladın. Şöyle bir katkı yapmak isterim. Şimdi bu çok sık karşılaştığımız bir durum aslında. Hiç nadir değil. Kardiyoloji tarafı böbrek yetmezliğine bağlıyor troponini. İşte dahiliye tarafı şeye bağlıyor. Akut koroner sendromu bağlıyor. Burada benim kendi kişisel deneyimlerim şunu gösteriyor aslında. Konsantrasyon çok önemli. Hani baktığınız kite göre mesela cutoff değeri 0,015 olan troponinde için konuşuyorum. Hastanın böbrek yetersizliği olan bir hastada troponin seviyesi 0,80 veya 0,150 ise bunu böbrek yetmezliğine bağlamak kolay. Eşlik eden EKG değişikliği veya semptomu yoksa. Ama bu hastada 100 kat artmış bir troponin varsa, mesela 0,900 artık 1'lerde, 2'lerde, 3'lerde, yani 100 kat, 200 kat troponin artışı var. Ve eşlik eden Veysel Hoca'nın bahsettiği gibi semptomlar var. Çünkü KBY hastaları veya böbrek yetersizliği olan diğer hastalar zaten kardiyak olaylar için yüksek risk altında olan hastalar. Onun için mutlaka böbrek yetersizliğine bağlamadan evvel rule out yapmak lazım. Bir de değer artıyor mu? Şimdi 0-1 saat algoritmaları var. Muhtemelen Ahmet Hoca acil yaklaşımda anlatacaktır. Onlarla hızlı bir şekilde artış devam ediyor mu? Veya değer yerinde mi kalıyor? Bunlara bakıp da yorumlamak daha olası artık. Buyurun. Teşekkür ederim Veysel Hoca. İki şey söyleyecektim. Birincisi 5. vakanızda acil serviste bir kardiyoloji konsültasyonu isteme yanlış bir şey değil. Bence acil doğru bir şey yapmış. Çünkü acilci bilir ki Covid'de aynı zamanda miyokardit, perikardit de olabilir. Diğer bir şey sizin iş yükü azaltmakla ilgili söylediğiniz kesinlikle biz de katılıyoruz. Çünkü şu anda hastanelerde acil ve kardiyoloji dışında genellikle EKG'yi çok bilen bölüm olmuyor. Herkes spesifikleştiği için temel şeylerden bile uzaklaştılar. Dolayısıyla en ufak bir şeyde şüpheleniyorlar. Biz bazen şunu şöyle çözüyoruz. Yani kardiyoloji şurada şöyle bize destek olsa, yani acil istiyorsa ben gelirim. Eğer acil düşünmüşse ben buna konsültasyona gelirim. Acil bir şey düşünmemişse benim açımda çok da önemli bir şey yok gibisinden biz bazen bu şekilde çözüyoruz. İş yükünü bu şekilde azaltabiliyoruz. Teşekkür ederim. Hocam biraz sorulara müsaadenizle alıyoruz. Biraz sarkıtabiliriz. Hocam bu çünkü çok önemli bir konu. Yani çok geniş bir zamana ihtiyacımız var bunun için. Özgen sana en son söz vereceğim. Teşekkür ederim anlatıcıya. Doktor Abdülsamet Vural, Giresun Üniversitesi'nden. Hocam şimdi şöyle bir durum var. Asistan arkadaşları ve pratisyen arkadaşların arada kaldığı bir konu.
kliniği olan tipik göğüs ağrısıyla gelen ilk hastada alınan troponin anlamlı derecede yani orta derecede yüksek olan saptanan hastalarda takip sürecinde troponinler anlamlı derecede düşüyor. Bu düşme eğilimlerinden hiç bahsedilmedi. Şimdi bu durumda biz bunu false pozitif olarak mı algılamamız lazım yoksa ikinci bir troponin görmemiz mi lazım? Çünkü akut koroner sendrom tanısında sadece yükselmelerden ziyade düşmeleri de bir dikkat etmemiz lazım. Bu konudaki düşünceleriniz nelerdir? Teşekkürler. Hocam slaytımda da belirttim. Bu çok güzel soru için tekrar teşekkür ederim. Hep yükselme üzerinde duruyoruz ama slaytlarda da belirttim, belki üzerinde duramamışımdır. Yükselmesi veya anlamlı olarak düşmesi bizim için anlamda. Logaritmik olarak yükselmesi veya logaritmik olarak düşmesi. Çünkü hasta geldiği zaman acil servise subakut bir subakut koroner sendrom olabilir. Dolayısıyla troponin seviyelerinin logaritmik olarak düşmesi de bizim için anlamda. Mikrofon Ahmet Bey'e götürür müsünüz mikrofonu? Pardon. Mikrofonu Ahmet Bey'e verir misiniz? Hocam burada tabii bizim unstable angina pectoris diye bir tanımız da var. Bunu biraz atlıyoruz galiba. Yani tipik ağrıdan bahsettiğimiz zaman ben birazdan konuşmamda da bahsedeceğim. Aslında hani troponin bize iskeminin yanında kardiyomyosit hasarının da olduğunu gösterir. Yani kardiyomyosit hasarı olmadan da bir hastanın koronerinde %99 darlık olabilir. Bu da akut koroner sendromdur. Hani bu birazcık aslında biraz böyle çıkmaz bir tartışmaya girer. Yani burada tipik ağrı konusunda acilcilerin ve kardiyologların hemfikir olduktan sonra diğer kısım zaten biraz daha böyle karşılıklı diyalogla çözülebilecek bir konu diye düşünüyorum ben. Sizin sunum zaten acil departmanında akut koroner sendrom. Orada daha ayrıntılı. Hatta sizi davet edelim yavaştan. Bir Özgen'in bir söz istemişti. Ben de Veysel'e teşekkür ediyorum. Doktor Özgen Şafak Balıkesir Üniversitesi'nden. Rahmetli Demirel'in güzel bir sözü var. Hani diyor ki memleketin halini sorarsanız bana tek kelimeyle özetleyin, iyidir derim. 2 kelimeyle özetleyin derseniz iyi değildir derim. Bence high sensitive troponin de böyle. Yani nasıldır derseniz akut koroner sendromlar için iyidir derim ama bir hastanın geneli için iyi değildir derim. Çünkü bizi ortada bırakan acilcilerle devamlı karşılık atışmaya neden olan. Şimdi acil hekimi haklı, troponini görmüş yüksek ama Veysel'in vurguladığı şey o açıdan güzel. Her troponin yüksekliği bizim açımızdan akut koroner sendrom yani girişim yapalım, biz alalım, değerlendirelim modunda olmayan hastalar. İşte miyokardın hasarını evet gösteriyor ama belki tip 2 olan MI'nin evrensel klasifikasyonunu birazcık daha burada vurgulamak gerekiyor. Bu konu çok uzun süre daha devam eder diye ben de düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Hocam çok teşekkürler. Yani gerçekten konuya girerken ben bunun çok ciddi bir vakte ihtiyacımız olduğunu düşündüm. Yani bizim çok karşı karşıya kaldığımız ve çözemediğimiz ama Özgen'in çok güzel ifade ettiği iyidir, iyi değildir konusu gerçekten bir deli bir taş atıyor. Bir troponin istiyor. Bir bakıyorsun troponin yüksek geliyor. İşin içinden çıkabilirsen çık. Bu troponini kim niye istedi? Bir de o var. Yani o hastada troponini bir de rutin istememek. Az önce bahsetti tabii rutin istemeyi. Şimdi Türkiye genelinde baktığımızda acil servislerde troponin konusu bir sorun olarak önümüze çıkıyor. Gereksiz isteme, gereksiz yükseklik ve ondan sonra acil ve kardiyolojiyi aşan tartışmalar. Bu sefer içeriye dahiliye, göğüs ve diğerleri giriyor. Troponin yüksek, kardiyoloji alacak az önce hocamızın belirttiği. Şimdi bu konu çok gerçekten önemli ama burada bizim çıkaracağımız en önemli sonuç şu olmalı. Biz zaten onun için buradayız. Şu anda acilcilerle kardiyologlar ortak dille ortak bir çözüme giderse artık diğer branşlar biraz daha bizden alacaklardır. Yani hani biz ortak hareket etme becerisini burada göstermemiz lazım. Yani troponin yüksekti, yüksek değildi, akut koronerdi değildi tartışmasının aramızda bir işbirliğine dönmesi için bu panellerin çok önemli olacağını ve daha devam etmemizin çok faydalı olacağını görüyoruz. Yani biz ikimiz aynı tarafta duralım hocam. Tabii, Diğerlerini karşımıza alalım. Hocam daha çok önemli bir nokta. Zaten biz aynı taraftayız. Bakmayın. Şimdi kendi kliniklerimizin içinde bile zaman zaman frotmanlar, fikir ayrılıkları, tartışmalar olur. Bu etik çerçevede ve saygı çerçevesi içerisinde kaldığı sürece bilimsel tartışmalar her zaman çok iyidir. Ama birbirimize olan saygımızı, sevgimizi yitirmememiz lazım. Mühim olan o. Tabii ki tartışılacak, tabii ki istişare edilecek.
Bilgi eksikliği varsa iki tarafta da karşılıklı giderilmeye çalışılacak. Aynı gemideyiz. Hepimiz insan sağlığı, hasta için en iyisini yapmaya odaklanmış durumdayız. Burada aslında şöyle bir şey var, önemli olduğunu düşündüğüm, ben kendi asistanlarıma da her zaman vurguluyorum. Biz biraz artık teknolojinin gelişmesiyle beraber mesleğin sanat tarafını biraz ikinci plana ittik. Yani sanat tarafı derken o hastaya dokunup, hastaya iyi anamnez alıp, hastayı muayene etmek, hastaya dokunmak yönünden biraz uzaklaşmaya başladık. Kendi branşım adına konuşuyorum öncelikle. Hasta geliyor, neyin var? Göğsüm ağrıyor. Git EKG eko çektir. Git bir efor yaptır. Ya bir hastaya bir steteskop koy, dinle. Ya 30 sene önce, 20 sene önce bizim hocalarımız sadece dinleyerek mitral darlığının, aort darlığının, aort yetersizliğinin tanısını koyuyordu. Şimdi kimse hastayı dinlemiyor. Hasta bir hafta serviste yatıyor, benim asistanım gidip hastayı muayene etmiyor. Bunlara şahit oldum. Dolayısıyla hastayı muayene etmekten, hastanın anamnezini iyi almaktan kaçınmamak lazım. Bunu yaptığımız zaman aslında bu gereksiz tetkiklerin çoğundan kurtuluruz. Şimdi hastanın ekosu yapılmamış, hastanın göğsüne steteskop değmemiş ama hasta anjiyo olmuş, stent takılmış, taburcu oluyor. Maalesef böyle bir durumdayız. Onun için bu noktaya da özellikle genç meslektaşlarımın dikkatini çekmek isterim. Veysel, ağzına sağlık, çok güzeldi sunumun, teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Müsaadeniz olursa Ahmet'i hocamızı davet edelim. Ahmet hocamız uzun yoldan geldi. Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Bölüm Başkanı, Anabilim Dalı Başkanı, Profesör. Çok değerli bir hocamız. Çok da güzel bir konusu var. Acil yaklaşım akut koroner sendromlarda. Buyurun hocam. Hocam, güzel takdiminiz için çok teşekkür ederim. Ben ayrıca organizasyon komitesine, Türk Kardiyoloji Derneği'ne bu güzel bilimsel toplantıya davet ettiği için ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca Doktor Burgada'ya burada bizimle olduğu ve deneyimlerini paylaştığı için teşekkür etmek istiyorum. Türkçe mi devam edelim, İngilizce mi hocam? Türkçe devam edelim. Şimdi biliyoruz aslında akut koroner sendromlar 3 temel tanıdan oluşuyor. ST elevasyonlu miyokard enfarktüsü, ST elevasyonlu miyokard enfarktüsü, ST elevasyonsuz miyokard enfarktüsü ve anstabil angina pectoris. Şimdi konu oldukça geniş olduğu için ben aslında size akut koroner sendromla ilgili acil yaklaşımda en son kılavuzlarda neler değişti, hangi değişiklikler var ve en önemli noktalar hangileri, onları anlatmaya çalışacağım. Bizim ST elevasyonlu miyokard enfarktüsü kılavuzumuz 2017 yılında yayınlandı. Yine ST elevasyonsuz akut koroner sendromlar kılavuzumuz da 2020 yılında yayınlandı. Bu ST elevasyonsuz akut koroner sendromlar kılavuzu hem non-ST elevasyonlu MI hem de unstable angina pectoris hastaları için önerileri içeriyor. Şimdi ilk olarak ST elevasyonlu MI'den başlarsak, ST elevasyonlu MI hastalar için acilde kafa karışıklığı yaratan bazı durumlar var. Bunlardan bir tanesi biliyoruz ki dağ bloğunun oluşu. Sol dağ bloğu varsa aslında bunu hepimiz biliyoruz. Skarboza kriterlerini kullanacağız. ST elevasyonlu MI tanısını koymak için. Eğer sağ dağ bloğu varsa sağ dağ bloğu ST elevasyonunu gizleyemiyor fakat yine de bazen kafa karışıklığı yaratabiliyor. Bir diğer kafa karışıklığı yaratan durumlardan birisi hastada pace ritminin olması. Bunda da yine aslında şunu yapmamız lazım. Skarboza kriterlerini uygulamamız lazım ST elevasyonlu MI tanısını koymak için. Fakat yine şunu da bilmeliyiz ki bu durumda kriterler biraz daha az spesifik. Yine acilde sıklıkla gözden kaçabilen bir durum var. İzole posterior miyokard enfarktüsü. Bunda eğer hastanın V1 ve V3 derivasyonlarında 0.5 mm'den daha fazla bir ST depresyonu varsa o zaman bizim hastaya ilave V7 ve V9'dan yani posterior göğüs derivasyonlarından bir EKG almamız ve bu EKG'de V7 ve V9'da 0.5 mm'nin üzerinde bir ST elevasyonu aramamız lazım. Posterior miyokard enfarktüsü bazen çünkü EKG'de kendini gizlemiş olabiliyor. Bu önemli bir bulgu. Kısaca aslında şöyle söyleyebiliriz. Bir hastanın MI ile uyumlu bulguları var, semptomları var fakat çok da kolay yorumlanamayan bir EKG'si var. İşte dağ bloğu gibi ya da ventriküler pace ritminde olması gibi. Böyle bir durumda ne yapmamız lazım? Böyle bir durumda aslında hastayı son kılavuzlar şunu öneriyor acil uzmanlarına. Bu hastayı primer
PCI stratejisi için yönlendirin. Değişikliklerden bahsedecek olursak acil servis, acil hekimlerini ilgilendiren değişikliklerden bahsedecek olursak bizim kılavuzlarımızdaki önemli değişikliklerden bir tanesi artık hasta tipik göğüs ağrısıyla gelirse sol dağ bloğunu ve sağ dağ bloğunu eşit önemlilikte kabul edin diyor. Yani hasta sağ dağ bloğu ve tipik bir göğüs ağrısıyla gelirse o zaman o hastaları da primer PCI yani urgent acil PCI yaklaşımı için mutlaka refere edin önerisinde bulunuyor. Bir diğer önemli nokta eğer siz hastayı ilk 2 saat içerisinde primer PCI uygulanabilecek bir merkeze yönlendirebilirseniz aslında burada kasıt şu 2 saat içinde oraya gitmesi değil. 2 saat içinde bu hastaya koronerinden telin geçmesi anlamına geliyor bu. Eğer bunu yapabileceğinizi düşünüyorsanız bu hastayı primer PCI için yönlendirin. Fakat eğer bunu yapamayacağınızı düşünüyorsanız o zaman fibrinolitik tedavi uygulayın deniyor. Fakat fibrinolitik tedaviyi de hastane ortamında değil de mümkünse ambulansta vermek öneriliyor. Zaman kaybetmemek açısından. Çünkü hastaya fibrinolitik tedavisini ambulansta verdikten sonra hastayı tekrar değerlendirip eğer tedavi kriterleri yeterli değilse yani EKG'sinde ST rezolüsyonu olmadıysa bu hastayı tekrar mümkün olan en kısa zamanda rescue PCI için yine PCI yapılabilen bir merkeze iletilmesi öneriliyor. Şimdi bütün ST elevasyonlu MI hastalarında mutlaka defibrilatör kapasitesine sahip bir monitör cihazına bağlamak hastaları çok önemli. Hastalara kan örneklemesi yapabilirsiniz fakat bu sizin tedavi yaklaşımınızı yani hastayı primer PCI için yönlendirmenizi kesinlikle geciktirmemeli. Diğer önemli bir nokta değişikliklerden önemli bir nokta eğer hastanın oksijen satürasyonu %90'ın altında ise hastaya oksijen vermek zararlı olabiliyor. O yüzden ST elevasyonlu MI hastalarının hepsine direkt ilk gördüğümüz anda oksijen bağlamak çok mantıklı olmayabilir. O yüzden oksijen satürasyonunu bu bağlamda değerlendirmek önemli. Hastanın şikayetlerini azaltmak için, ağrısını gidermek için acilde IV opioidler, morfin gibi verilebilir. Yine çok anksiyöz hastalarda bir benzodiazepin ile hastanın biraz daha sedatize olması sağlanabilir acil yaklaşımı açısından. Şimdi burada önemli bir nokta da ST elevasyonlu miyokard enfarktüsü hastasını mümkünse işte 112 ile ve kardiyoloji departmanı ile iletişime geçip hiç acil serviste bekletmeden hatta acil servise hiç uğramadan hastanın direkt kateterizasyon laboratuvarına çıkmasını sağlamak. Bu çok önemli bir nokta. Fakat eğer siz hastayı bekletmek zorundaysanız bir şekilde o zaman mümkünse bunun uygun monitörize bir birim olması gerekiyor. Eğer hasta ST elevasyonlu miyokard enfarktüsü tanısıyla geldi, siz tanıyı koydunuz ve hasta ilk 12 saat içinde bu hastaya mutlaka reperfüzyon yapılması lazım. Bu ya primer PCI olacak ya da fibrinolitik olacak ama primer PCI her zaman daha ön planda öneriliyor. Hastanın ST elevasyonu yok fakat birazdan sayacağım bulguları var. O zaman da siz hastayı yine ST elevasyonu MI gibi değerlendirip urgent PCI yani acil PCI'ye yönlendirmeniz gerekiyor. Bunlar neler? Hemodinamik instabilite, kardiyojenik şok, devam eden göğüs ağrısı medikal tedaviye dirençli, hayat tehdit edici aritmiler veya kardiyak arrest, MI mekanik komplikasyonları, akut kalp yetmezliği, rekürrent ST segment ve T dalga değişiklikleri ya da intermittent ST elevasyonu olması. Bunlar varsa yine hastayı acil PCI'ye yönlendirmemiz gerekiyor. Fakat şunu da bilmemiz lazım. Hasta 12 saatten sonra başvurdu. ST elevasyonlu MI tanısı koyduk. Fakat hasta bir şekilde gecikmiş. 12 saatten sonra gelmiş. O zaman da yine hastayı mümkünse primer PCI olan bir merkeze yönlendirmek. Yani bu hasta artık zaman kaybetmiş. Ben bunu medikal tedaviyle takip edeyim demek doğru değil. Bu hastayı da yine PCI için yönlendirmek gerekiyor. Bütün hastalara tanıyı koyduğumuz anda potent bir P2Y12 inhibitörü vermemiz lazım. Bu prasugrel olabilir ya da ticagrel olabilir. Klopidogrel'i sadece bu ajanlar elimizde yoksa, tolere edilemiyorsa ya da kontraindike ise verebiliriz. Aspirin yine olmazsa olmazımız tüm hastalara ilk kontakta vermemiz gerekiyor. Anfraksiyonu heparini ST elevasyonlu MI hastalarında enoxaparin'i tercih ediyoruz. Çünkü anfraksiyon heparin klas 1 endikasyon taşıyor. Enoxaparin ise klas 2 endikasyon taşıyor. Eğer primer PCI'ye yönlendiremiyorsunuz, fibrinolitik tedavi vermek zorundasınız. O zaman bunu mümkünse hastane öncesi aşamada yapın.
Mümkünse fibrin spesifik bir ajan tercih edin. Tenekteplaz, alteplaz ya da reteplaz gibi. Bunlardan tenekteplaz tek doz uygulaması olduğu için daha avantajlı. Eğer fibrinotik tedavi veriyorsanız o zaman potent P2Y12 inhibitörlerini kullanmayın. Klopidogrel kullanın ve klopidogrelin dozu da 600 mg değil 400 mg olsun. Şimdi ST elevasyondan bahsettikten sonra biraz da non-ST elevasyonlu akut koroner sendromlardan bahsedelim. Burada non-ST elevasyonlu akut koroner sendromlar derken bu hem non-ST elevasyonlu EMA'yı hem de unstable angina pectoris'i tanımlıyor. Troponin bir önceki konumuzdu. Veysel çok güzel bahsetti. Burada yeni kılavuz high sensitive kardiyak troponinlerin özellikle kullanımını ısrarla vurguluyor. Çünkü bu daha hızlı daha hızlı rule out ve rule in algoritmaları sağlıyor ve daha doğru tanıyı sağlıyor. Burada hangi kiti kullandığımızı ve bu kullandığımız kitin hangi algoritmayla valide olduğunu bilmek çok önemli. Bunu bazen biraz gözden kaçırabiliyoruz. O yüzden hastanemizin biyokimya uzmanlarıyla konuşup kitimizin hangi algoritmayla valide olduğunu sormamız gerekiyor. Bir hasta göğüs ağrısı da geldi. Hastamızın EKG'si normal olabilir. Bu çok önemli. ST depresyonu hafif, orta veya şiddetli olabilir veya T dalga değişiklikleri olabilir. Hasta geldiği anda bir troponin alacağız hastadan. Daha sonra biraz önce söyledim, hastanemizdeki troponin kiti hangi algoritma ile valide ise onu uygulayacağız. 1 saatle valide olabilir, 2 saatle valide olabilir. Bazen ikisiyle de valide olabiliyor. Bizim hastanemizdeki mesela ikisiyle de valide. 1 saat ve 2 saat ya 1 saati göreceğiz ya 2 saati göreceğiz. Eğer hala tanımız aradaysa, emin değilsek o zaman 3. saatte 3. bir troponin ölçümü yapabiliriz. Hastamızın tanısını koymak ya da dışlamak için. Veysel de bahsetti aslında. Yüksek troponin durumlarında akut koroner sendromların ayrı tanısında aklımıza işte taşikardiler, kalp yetmezliği, hipertansif krizler, kritik hastalıklar, miyokardiyat, Takotsubo sendromu, kapak hastalığı, aort diseksiyonu, pulmoner embolizm, pulmoner hipertansiyon, renal bozukluklar, nörolojik bozukluklar, kardiyak kontüzyon ya da kardiyak cerrahiler, hipo ya da hipertiroidizm, infiltratif hastalıklar, özellikle amiloidoz, hemokromatoz, sarkoidoz ve skleroderma gibi, ilaç toksisitesi veya zehirlenme, ekstrem sporlar ve rabdomiyoliz gelmeli. Biraz önce troponin yüksekliğinin ayırıcı tanısından bahsettim. Peki göğüs ağrısının ayırıcı tanısında ne var? Bunu 6 ana başlık altında toplayabiliriz. Kardiyak nedenleri biraz önce aslında saydım. Pulmoner emboli, pulmoner hipertansiyon, bronşit, pnömoni veya pleurit olabilir. Vasküler nedenlerden aort diseksiyonu, semptomatik aort anevrizması veya stroke, inme olabilir. Gastrointestinal nedenler olabilir. Reflüs, spazm, peptik ulkus, gastrit, pankreatit veya kolesistit gibi. Kas iskelet sistemi nedenler olabilir. Travma, kostokondrit, servikal patolojiler gibi ve yine anksiyete bozuklukları, herpes ya da anemi gibi durumlarda akut koroner sendromların ayırt tanısında düşünmemiz gereken hastalıklar, eğer hastamızda göğüs ağrısı varsa. Hastalara ilk 10 dakikada muhakkak bir EKG çekmeliyiz. Biraz önce bahsettim, eğer 0 saat 1 saat algoritmaya valide bir kitimiz varsa ölçümümüzü 1. saatte yapabiliriz. Eğer 0 saat 2 saate algoritmasına valide bir kitimiz varsa ölçümümüzü 2. saatte yapabiliriz. Fakat bunlarla hala tanıda şüphe yaşıyorsak o zaman 3. saatte tekrar bir ölçüm almamız gerekiyor. Fakat tanısal anlamda ek bir biyokimyasal markera ihtiyacımız yok. Fatty acid binding protein ve kopeptin gibi biyomarkerlar konuşuluyordu. Fakat bunları artık bizim kılavuzlarımız önermiyor tanısal amaçla. Hala tanıda şüphemiz varsa o zaman ekokardiyografi veya CT anjiyografi ile hastalarımızı tanısını koyabilir ya da dışlayabiliriz. Ve şu önemli bir nokta, mutlaka bir non-ST MI şüphesi olan hastada tanıyı koyana ya da dışlayana kadar hastanızı monitörize halde tutun. Yine ek biyokimyasal markerların tanının yanında prognostik stratifikasyon açısından da, prognostik değerlendirme açısından da herhangi bir önemi yok. Kılavuzlar artık bunları önermiyor. Yine aspirin tüm hastalarımız için ilk kontak anında, tanıyı koyduğumuz anda verilmesi gereken bir ilaç. Fakat bu belki de en önemli nokta ve en majör değişiklik son kılavuzda akut koroner sendromlara acil yaklaşımı için. Artık P2Y12 inhibitörlerinin acilde verilmesi önerilmiyor. Yani hastanın koroner anatomisi bilinmeden, yani bu aslında hastanın daha koroner anjiyografiye gitmemiş olduğunu gösteriyor bize. Onu anlatmaya çalışıyor. Hasta eğer koroner anjiyografiye gitmediyse bu hastaya P2Y12 inhibitörü vermeyin deniyor. Fakat şöyle de bir durum var. Eğer hastada
Yani uzak bir yerdesiniz. 2 günlük bir mesafede, var mıdır öyle bir yer bilmiyorum ama hastaya ilk 24 saatte anjiyo yapılamayacak. O zaman bir P2Y12 inhibitörüyle tedavi mantıklı olabilir. Eğer hastanın yüksek kanama riski de yoksa. Burada yine klopidogrel, eğer elimizde prasugrel ya da ticagrelol yoksa tercih edebileceğimiz bir ajan. Yoksa kontraindike ise ya da tolere edilemiyorsa, onun dışında bu hastalara da yine prasugrel veya ticagrelol vermemiz lazım. Biraz önce hastanın yüksek kanama riski yoksa dedim. Yüksek kanama riskini nasıl daha kantitatif bir şekilde değerlendirebiliriz? Academic Research Consortium High Bleeding Risk Criteria dediğimiz yüksek risk kriterleri var. Burada bu bizim 2020'deki NANES'te kılavuzumuzda var bu kriterler. Eğer bunlardan bir majör ya da 2 minor kriteri varsa hastanın yüksek kanama riskine sahip olduğu düşünülüyor. Non-ST-MI hastaları için de yine anfraksiyone heparini enoxaparin'e tercih ediyoruz. Fakat eğer bir hasta daha önceden enoxaparin ile tedavi edildiyse o zaman enoxaparin ile devam etmek öneriliyor. Yani anfraksiyone heparin ile enoxaparin arasında geçiş yapmak klas 3 endikasyona sahip ve önerilmiyor. Yine non-ST-MI hastalarında da semptomatik tedavi amacıyla ne yapabiliriz? Hastamızın eğer devam eden semptomları varsa sublingual veya IV nitratları acilde kullanabiliriz ve bir beta blokörün belki acilde başlanması mantıklı olabilir. Yine hastamızın eğer kontrol edilemeyen hipertansiyonu ya da kalp yetmezliği bulguları varsa bu hastalara IV nitratlar verebiliriz. Fakat hastamızda vazospastik anjina konusunda şüphemiz varsa o zaman bu hastalarda beta blokörlerden uzak durmak ve bu hastalara mümkünse kalsiyum kanal blokörleri ve nitratları kullanmak öneriliyor. Biraz önce söylediğim gibi bu anlattığım non-ST-MI'daki önerilerin hepsi anstabil anjina pektoris için de geçerli. Ben ilginiz ve sabrınız için teşekkür ederim. Ahmetciğim çok teşekkür ederiz. Çok güzel anlattın. Çok ayrıntılı anlattın. 3 cümleyle kısaca acile gelen arkadaşlar acile akut koroner sendromla gelen hastada akut EMA ile geldi, ST yükselmesi. Dedin ki mümkünse direkt laboratuvara gitsin, hatta ambulans da geliyorsa. Acildeki arkadaşlar ne yapsın, ne versinler? Yani aspirini söyledin, klopidogrel söyledin. Bunu hızlıca bir tekrar vurgulamak önemli bence. Ne yapsınlar acildeki arkadaşlar? Sarı serum mu versinler? Ne yapsınlar? ST elevasyonlu EMA için mi, non-ST EMA için mi abi? İkisinde de soruyorum. İkisinde de. Ya aslında şöyle, semptomatik tedavi için eğer hastada işte iskemik semptomları varsa IV opioid yani morfin verebilirler. Eğer hasta çok anksiyozse bir benzodiazepin verebilirler hastaya. Hastanın şikayetleri için, ağrısı için yine beta blokörler veya IV nitrat verebilirler. Ve vazospastik anjinadan şüpheleniyorlarsa da o zaman kalsiyum kanal blokörü veya nitrat verebilirler. Heparin yapsınlar mı? O da mesela biz anjiyoyu aldık, hastayı soruyoruz. Acilde heparin yapılmış mı? Yani özellikle heparin konusu ve hani klopidogrel yüklendi mi konusu biz laboratuvarda çok soruyoruz, acilde yapılmış mı diye. Hani orada doğru mesajı vermek açısından soruyorum. Abi şöyle, aslında kılavuzda bu yani anfraksiyone heparin işte kleksana üstündür, onu verin diyor ama şurada verin demiyor. İlk kontakta da verin demiyor. O işi biraz herhalde şeye bırakmış, yani acille kardiyoloji hangisi verirse versin kısmına bırakmış ama ben acilde verilmesi taraftarıyım. Yani o hastada çünkü ne kadar erken bu antikoagülasyonu sağlarsak o kadar iyi diye düşünüyorum. O yüzden de hem ST elevasyonlu MI grubunda hem non-ST MI grubunda bence ilk kontakta anfraksiyonu heparin özellikle daha önceden enoxaparin uygulanmamışsa verilmesi gerekiyor. Kesinlikle katılıyorum. Bence de heparini acilde hasta görülür görülmez yapmakta fayda var, standart heparin. Çok teşekkür ederim. Soru katkı var mı? Ömer Hocam geleceğiz. Buyurun Doktor Bey. Doktor Mehmet Okumuş, Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi'nden. Önce bu ortak oturum yaptığınız için teşekkür ediyorum. Gerçekten bizim için de çok faydalı. Sizler için de faydalı olduğunu inanıyorum. Ahmet Hocam biraz, tabii konu çok geniş olduğu için kendisi de söyledi. Özet geçti. Ben bir yere vurgu yapmak istiyorum. Ahmet Hocam bir yerde bir şey söyledi. Yani açabilirdi ama açmadı. Çünkü vakti sınırlı. Özellikle posterior MI'larda, ST elevasyonlu MI'larda bazen posterior derivasyonlar ne yapmıyor?
yansımıyor. ST elevasyon olmuyor. Ama hastanın özellikle kliniği varsa burada ST elevasyondan ziyade ne önemli? Resiprok önemli. Yani V1 ve V3 arasında anlamlı şekilde ST depresyonu ve özellikle V2'de R hakimiyeti ve pozitif bariz T dalgaları bize ne yapması gerekiyor? ST elevasyonu MA yönünden, posterior MA yönünden, yani posterior derivasyonlarda ST elevasyonu olmasa bile mutlaka düşündürmesi gerekiyor. Bunu bazen çekiyoruz çünkü ne yapıyor? Hasta obez oluyor veya çekim kaliteli olmuyor. Posterior derivasyonlar bize yol göstermiyor. ST elevasyon olursa zaten sıkıntı yok. Bir de Ahmet Hocam hızlı geçti. Sağdol bloğu olduğu zaman işte her zaman göstermeyebiliyor diyor. Özellikle sağdol bloğu ile klinik varsa yine yeni gelişen sol anterofasikalı blok birlikteyse o zaman o da hocam kusura bakmayın tercih satıyor gibi oluyor ama LED oksijenini düşünülüyor. Yok hocam estağfurullah güzel yani bunlar katkılar şey, bunlar. Yani ayrıntı ama artık O biz önemli ayrıntıya inmek ayrıntılar. durumundayız çünkü ST elevasyonu prekursörü bunlar. Hastaya erken tanı koymak açısından çünkü LED kötü prognozda olabiliyor. O yüzden dikkatli olmak gerekiyor. Yani sağ dal bloğuyla birlikte klinik varsa sol anterior fasikülo blok birlikteyse, yeni geliştiyse mutlaka LED oksijenini düşünmek gerekiyor. Aslında bunların hepsi çok geniş konuşulacak. Evet. Saatlerce konuşsak. EKG apayrı bir derya deniz zaten. İşte biz de ne yapalım? Bir saat içerisinde acille ortak paydalarımızı hızlıca bir özetleyelim istedik. Teşekkürler katkınız teşekkür için. ederim. Arkadan bir soru var. Arka tarafa. Ömer Hoca sana da geleceğiz de kardiyologları sona bırakıyoruz. Misafiriz burada onun için. Merhabalar. Ben Göztepe'den Doktor Alper. Point of care troponinin kullanımı ile ilgili bir yani açıkçası ben biraz Başar Hoca'ya da belki soruyor olabilirim. Hani öyle bir inisiyatif kullanmaya başlasak mı? Çünkü ST segment elevasyonda MI'de gerçekten hasta acil serviste bence de zaman kaybediyor. Yani çok kolay tanısı konuluyor ama bazen işte troponin beklenebiliyor falan. Hani 112 sistemi hemen point of care troponin baktığı anda zaten şüpheli göğüs ağrısında direkt koroner merkezine de sevk edebilir. Hani Ahmet Hocam onu hatırlatınca benim de aklıma geldi. Sizin fikirleriniz nelerdir? Teşekkür ederim. Yani aslında biraz yarım anladım hocam, tam duyamadım. Siz duydunuz mu soruyu? Ahmet sen bir şey söylemek Şimdi ister misin? şöyle kılavuz point of care troponin kullanılmasını önermiyor. Yani bu algoritma 0-1 saat veya 0-2 saat algoritmalarını kullanın diyor. O yüzden kendi adıma ben de önermiyorum açıkçası. Yani ben aslında soruyu bana da yönettiğin şey çok anlayamadım. Yani yapalım mı yapmayalım mı dedin. Orayı çok Covid hastası dedik değil mi? Covid'de yok. Hocam bir tekrar edersen. Covid'de troponin mi? Tam duyamadım. Hocam şöyle point of care troponin var ya POC troponin. Pardon, tamam. Aslında Oradan yeni Covid şeyler geliyor. Yani aslında onun belki 112 sistemi tarafından kullanılması tabii bizim acil serviste kullanmamızdan ziyade kullanımıyla beraber işte koroner yoğun bakıma direkt sevklerde belki hani ambulans aracılığıyla geçilebilir mi? Çok önemli bir konu ama bizim burada uyguladığımız sistem genelde Anglo-Sakson modeli. Yani Anglo-Sakson modelinin de şu andaki yaklaşımı özellikle bu tür hastaların mutlaka acil servis aracılığıyla yine de kardiyolojide refere edilmesi gibi bir yaklaşım var. Şu anda takip ettiğimiz modelde bunu tercih ediyoruz. Ama sizin dediğiniz konularda bazı çalışmalar önümüze geliyor. Hangisinin daha faydalı olduğu netleşirse belki o sisteme geçilebilir. Onun da kendi içinde barındırdığı bazı sakıncalar oluyor. O yüzden hani konuyu çok daha fazla uzatmamak açısından ama gündemimize gelmemiş bir konu değil. Geldi yine de istişarelerle belki böyle bir yola gidilebilir. Hasta açısından hangisi faydalısa onu yapabiliriz. Ben de çok uzatmamak için. Ömer Hocam son sizden alalım. Sonra. Ya ben burada şeyinizi merak ediyorum. Mesela şu anda kullanan var mı daha doğrusu triple rulat CT ile dışlamak için mesela miyokard infarktüsü, pulmoner emboli, aort diseksiyonu. Yani çoğu patolojiyi dışlayan bir yöntem. Hani acilde çok kullanımı var mı? Şu anda arkadaşlar nasıl kullanıyor bilmiyorum. Hani Türkiye'de çok hani yaygınlığı ne durumda ama hani aslında mesela göğüs ağrısına geldi. Biz şüpheleniyoruz. Bu MI de olmayabilir. Bir diseksiyon olabilir. Pulmoner emboli olabilir.
aslında onun yaygınlaşması bilemiyorum. Şimdi radyasyon var, orada bir kontrast etkisi var. Yani baktığım zaman eğer triplorulat uygulanabilirse yani bütün patolojiyi yani neredeyse çoğu patoloji dışlamış oluyoruz. Böyle mortal olabilecek. Şu anda acilde kullanımı nasıl bilmiyorum. Hani çok bizim de kardiyak acil olduğu için bizde genel acil yok. Diğer acillerde nasıldır durum bilmiyorum şu an için. Sizin acilde derken hocam şey mi? Kardiyoloji? Yok BT anjiyon hocam şeyde. Hayır siz hangi hastanedeydiniz? Ha hocam Mehmet Akif. Mehmet Akif yani bizim beraber kanuni Mehmet Akif ekibiyiz. Tabii öyle siz de onlar dışlamıyor biz dışlıyoruz mecburen. Ama şeyde triyout kuralı bizde aslında geçerli ama hani tam yaygınlaşmadı ama yaygınlaşmamasının sebebi de burada pratik uygulamada ve kılavuzlarda yeterince yer almamasından kaynaklanıyor. Neden? Şimdi eğer akut MI ağırlıklı düşündüğüm bir hasta varsa bunu beta anjiyoya gönderip dışlamak yani böyle bir ihtimal dahilinde uygun gelmiyor. Onun için hani akut MI'yi hedefimiz akut MI, akut koroner sendromu ilk aşamada ilk yerinde tespit edebilmek. Yoksa hani muğlak olan vakalar için tabii bunu öneriyoruz muğlak vakalar için. Ama bizim işimiz de muğlaklığı gidermeye çalışmak. Zaten bütün çabamız o. Yani o yüzden rutine bindiremiyoruz. Bizim kötü deneyimlerimiz de var Türkiye çapında. İşte TOMO'ya gönderip arrest olan bir hasta veya işte laboratuvarda bilmem şey yaparken giden bir hasta gibi. Yani bizim Türkiye derken dünyada da bu deneyim böyle. Dolayısıyla hani onu rutin öncelik olarak yaygınlaşmış değil. Seçilmiş vakalarda Rutin değil, ortak şöyle dedim. kanaatle Ben hani güzel uyarmak olur. için şimdi biz geliyor hastalardan EKG çektiriyoruz, troponin alıyoruz diyoruz ki normal gidin. Şimdi bu hastalarda ani arrest oluyorsa aslında bir kısmı bunların aortik seksiyonu, pulmoner emboli böyle masif. Ya geldi mesela EKG'si normal, troponin de normal. Eğer sizin klinik hasta rahat değilse özellikle rahat olmayan hastalar oluyor böyle yani hasta rahat değil ama EKG çok normal, troponin de normal. 1 saat, 2 saat, 3 saat ciddi bir zaman. Öyle şimdi Yani öyle adli yargıya intikal etmiş vakalar var bizde de bizim acilde de var. Hatta bir tane çok dramatik olduğu için anlatayım. Bizim bir tane hemşiremizin hastanede başhemşire yardımcısının babası göğüs ağrısıyla geliyor acile. Acilde takip ediliyor. Bizimkiler de görüyor. Eko, EKG, kardiyolog tarafı da, acil tarafı da. Troponin. Hepsi normal. Hasta eve gönderiliyor. Ertesi gün daha şiddetli ağrıyla gelip arrest oluyor. Bakıyorlar. Aort diseksiyon. Tabii ki hasta rahat değilse, EKG'si de temiz olsa. Şimdi bunu zaten acilde ve bizim kardiyoloji konsültasyonlarında bizim tarafın ve acil tarafının aslında kaçırdığı çok önemli bir noktaya parmak bastınız Ömer Hocam. Bazen hasta geliyor. Şimdi hasta rahat değil. Ama her şey normal. EKG'si normal, troponini normal. Şimdi rahat olmayan bir hastayı göndermemek lazım. Ya kardiyoloji yatıracak onu ya müşahedeye devam edecek. Yani rahat değilse başka şeylere bakacağız. İşte orada BT ve diğer görüntüleme modaliteleri çok işe yarar. Hocam orada hemen bir şu katkıyı yapayım. Ben o zaman Ömer Hoca'ya bir düzeltme yapmam lazım. Tabii biz ilk başlangıçta bunu kullanmıyoruz. Ama sizin dediğiniz hasta grubunda biz bunu kullanıyoruz. Yani sizin dediğiniz hasta grubunda rutin kullandığımız bir yöntemdir. Ama şeye katılıyorum. Ertuğrul hocamıza. O da şu. Yani bizim zaten böyle olması lazım. Bütün derslerimizde, bütün uygulamalarımızda bunun üzerine basıyoruz. Yani aktif göğüs ağrısı olan bir hastada mutlaka o hastanın takip altında tutulması ve gönderilmemesi gerekiyor. Göğüs ağrısının tanısı konmadan gönderilmemesi gerekiyor. Çünkü sadece akut koroner değil, 5 grubumuz var bu hasta için. Bunların hepsinin ekarte edilmesi gerekir. O da pulmoner emboli, ondan sonra aort diseksiyonu, pneumotoraks ve kardiyak tamponat açısından hastanın mutlaka göğüs ağrısı nedeninin ortaya konması gerekiyor. O konuda bizim kılavuz önerilerimiz bu doğrultuda ama hani yaygın bu şekilde kullanımı konusunda hani ilk gelen hasta olarak anladığım için ben size öyle cevap vermiştim. Ama eğer troponin negatif ve EKG bir şey olmayan hasta mutlaka dışlama yapıyoruz. Evet Mehmet Hocam çok da uzattık ama evet. Mikrofon verelim Mehmet Bey. Hocam bu konu önemli olduğu için vurgulamak istedim izninizle.
Şimdi akut koroner sendromu dışladık hastada. Göğüs ağrısıyla geldi. Akut koroner sendromu dışladık. Diğer ölümcül vakaları da dışladıktan sonra AHA'nın tavsiyesi hocam bu hastalarda ileri şey yapmak. Kılavuzda 2010 kılavuzunda belirtiyor. İleri yöntemleri denemek işte koşu bandı, eko, koroner, BT, anjiyografi. Şimdi biz biliyoruz artık bütün her tarafta acillerde yüksek hızlı şeyler var. Tomografiler var. 128, 56 bile kalmadı neredeyse. Ama bunlar neye uygun değil? Koroner beta anjiyo uygun değil. Bunlarda EKG kiti olması gerekiyor ve de hızının yüksek olması gerekiyor. Yani kesit şok olabilir ama hızının uygun olması gerekiyor. O yüzden bu hastalar her hastanede olmadığı için biz mesela rule out yapıyoruz ama çok spesifik hastalarda. Tavsiye üzerine bizim elimizde değil. Bunu kardiyoloji ve radyoloji işbirliğinde yaptırabiliyoruz. Bizim elimizde değil. Tabii. Hocam bunun için de biliyorsunuz 15-20 yıllık bir geçmişi var. Göğüs ağrısı ünitelerin acil servislerdeki yeri diye. Tabii o göğüs ağrısının sebebi ve ekartasyonu sağlanıncaya kadar bu tetkiklerin devam etmesine taraftarız. Çok da dediğim gibi çok önemli bir konu. Kesinlikle devam edelim hocam siz. Evet, çok teşekkür ederiz tekrar Ahmet hocam. Gördük sizi de. Ben teşekkür ederim hocam. Şimdi tabii konular önemli. Biz de acilciler, kardiyologlar birbirimizi bulmuşken biraz fazla konuşuyoruz herhalde ama güzel olduğunu düşünüyorum. Sizin oturumları sarkıtmak endişesi taşıyorum ama kesmek de istemiyorum tartışmaları. Onun için lütfen kusura bakmayın. Davran Çiçek hocamız, Profesör Doktor Davran Çiçek yakın buraya Alanya'dan geldi. Orada Alaaddin Keykubat Üniversitesi'nin kardiyoloji kliniğini kurdu. Sağ olsun. Burada bizimle beraber. O da kalp yetersizliği, akut kalp yetersizliğini anlatacak. Davran hocam, senin bölgedeyiz. Buralar sizin bölgeniz. Teşekkür ederim. Buyurun. Değerli başkanlar, değerli hocalarım, sevgili meslektaşlarım. Öncelikle Atudere ve Türk Kardiyoloji Derneği'nin yöneticilerine beni bu toplantıya konuşmacı olarak davet ettikleri için çok teşekkür ederim. Ayrıca Sayın Joseph Burgado ile aynı panelde konuşmacı olmak benim için tabii ayrıca bir onur. Ben bugün sizlerle akut kalp yetmezliği konusunda bir konuşma yapmak üzere çağrıldım. Kalp yetmezliği bizim kılavuzlar bazen 6 ayda bir, bazen yılda bir güncellenir. Kalp yetmezliği kılavuzumuz da Avrupa Kardiyoloji Derneği'nin bundan 1,5 ay kadar önce güncellendi. Tabii kalp yetmezliği genel olarak kalp yetmezliği. Yani hem kronik kalp yetmezliği hem akut kalp yetmezliği. İkisini beraber güncellendi. Ben hem o kılavuzdaki bazı değişiklikler aktarmak istiyorum. Hem de genel olarak kalp yetmezliğine yaklaşımımız nasıl olmalı bu konuda bir şeyler anlatmak istiyorum. Şimdi buraya konuşmama başlarken kısa bir anekdotla başlamak istiyorum. Şimdi akut kalp yetmezliğinde aslında biz kardiyologlardan önce değerli acil uzman arkadaşlarımızın yeri bence bambaşka. Hatta hayati öneme haiz denebilir. Çünkü en önce siz karşılaşıyorsunuz. Biz bu hastaları görmeden önce. İlk müdahaleyi siz yapıyorsunuz. İlk tanıyı siz koyuyorsunuz. Biz daha sonraki aşamalarda olaya dahil oluyoruz. İlk birkaç dakika, belki ilk 10 dakika bu hastalar için inanılmaz derecede önemli. Belki VT atağında, belki VF atağında, belki kardiyak tamponatta ilk müdahaleyi sizler yapıyorsunuz. O yüzden öncelikle sizin akut kalp yetmezliği hastalarında acil yaklaşımınız ve sonra da tabii bizim yaklaşımlarımız bu hastalar için hayati öneme haiz oluyor. Küçük bir anekdot anlatayım, hemen konuya gireceğim. Bir kardiyoloji uzmanı arkadaşımızın babası Akseki Antalya Ankara istikametinde hanımıyla beraber yola çıkıyorlar bundan birkaç ay kadar önce. Çok değerli de bir arkadaşımız, değerli de bir dostumuz. Yolda baba fenalaşıyor, hemen sağa çekiyor, hızla dekompanse hale geliyor, arrest oluyor. Ne şanslıdır ki 3 tane acil uzman arkadaşımız Antalya'ya tatile geliyorlar Ankara'dan. Yoldalar ve kadının çırpınışlarını görüp yolda duruyorlar. İniyorlar ve düşünün yani 3 tane acil uzman arkadaşımız kalp yetmezliğine o anda müdahale etmeye çalışıyorlar. Fakat tatile geldikleri için mayo, şort falan var yani. Yanında tıbbi donanımları eksik. Sonuçta elinden geleni yapmaya çalışıyorlar. Ve babamız ne kadar şanslı ki Akseki'den bir ambulans Antalya hasta götürüyor. Ve ambulans da duruyor. Tabi orada donanım da var. Defibrilatör, işte entübasyon cihazları, adrenalin, atropin falan. Her türlü müdahale yapıyorlar. Aşağı yukarı 40 dakika civarında restorasyon uyguluyorlar. Fakat kaybettik babayı. Bu anekdotu anlattım. Çünkü bu senaryo ha yolda ha acilde. Öncelikle sizlerin başına gelecek. Sonra tabii hep beraber
bizim başımıza gelecek senaryo bu oluyor genelde. 2021 ESC kılavuzu, ben konuma döneyim artık çünkü konum oldukça uzun. Burada saatlerce konuşabiliriz. 1,5 ay kadar önce yayınlandı. Şimdi kalp yetmezliği deyince akut kalp yetmezliğine girmeden önce aslında biz kronik kalp yetmezliğinin, daha doğrusu kalp yetmezliğinin nedenlerini bilmemiz lazım. Kalp yetmezliğinin nedenleri şimdi bir kelimeyle geçeceğim nedenleri için chapter'lar var. Mesela diyeceğiz ki koroner arter hastalığı kalp yetmezliğinin nedenidir. Evet, ama koroner arter hastalığı için bir textbook var ayrı ve bir chapter. Niye hipertansiyon için de hakeza öyle. Kapak hastalıkları, aritmiler, kardiyomiyopatiler, konjenital kalp hastalıkları, infektif hastalıklar ki belki COVID-19 bundan sonraki yıllarda bizim için en önemli belki kalp yetmezliği nedenlerinden biri olacak. İlaca bağımlı kalp yetmezlikleri, yine infiltratif hastalıklar, depo hastalıkları, endomiyokardiyal hastalıklar, perikardiyal hastalıklar, metabolik hastalıklar, nöromusküler hastalıklar, bunların her biri kalp yetmezliğinin ana nedenleri. Ve biraz önce söylediğim gibi her biri için bir chapter var. Her birini saatlerce konuşabiliriz. Fakat sonuçta konumuz bu noktada değil. Biz kronik kalp yetmezliği olan hastalarımızın belli aşamalarda dekompanse olduklarında ya da başka etiyolojilerle akut kalp yetmezliğine girdiği noktadaki durumu konuşmak üzere buradayız. Ama bunlar da aklımızda olması için kısaca değinerek başlamak istiyorum. Akut kalp yetmezliği semptom ve bulgularının hastanın planda olmayan şekilde acil servislere müdahalesini gerektirecek kadar hızla başlaması ve bozulması olarak tanımlanmış. Akut kalp yetmezliği hastaları hızla değerlendirilmeleri ve aynı hızla tedavi başlanması gerektiriyor. 65 yaş üzeri hastaların en önemli mortalite ve hospitalizasyon nedeni. Hastane içi ölüm oranları %4 ila 10 arasında değişiyor. Fakat daha önemli bir şey var. Bu hastaların yıllık mortalitesi %25 ila 30 ve yine yıllık bunların ölüm ve rehospitalizasyon oranları %45. Şimdi bu oranlar böyle sayısal değerler gibi geliyor ama en kötü malignansi türünden daha kötü bir prognozdan bahsediyoruz kalp yetmezliği hastalarında. Akut kalp yetmezliğinin ilk başvuru şekli biraz önce bahsettiğimiz babadaki gibi olabilir. Doğrudan akut kalp yetmezliği şeklinde başvurabilir. Ama genellikle zaten zemininde kronik kalp yetersizliği bulunan hastaların akut dekompansasyon olarak acil serviste görüyoruz. Yeni tanı akut kalp yetmezliğinin hastane içi mortalitesi dekompanse kalp yetmezliğinden çok fazla. Çünkü tanı konacak, yeni tedavi başlanacak, gerçek tedavileri almamış. Fakat uzun dönem mortalitesi tanı aldıktan ve hasta kurtulduktan sonra kronik kalp yetmezliğine göre bir tık daha düşük. Bu hastaların klinik şiddeti ve hastane içi seyri nelere bağlı? Tabii tetikleyen faktörlere bağlı. Hastanın kardiyak durumuna bağlı ve hastanın komorbiditesiyle doğrudan alakalı. Peki tanıyı nasıl koyuyoruz? Tanı hasta ilk acile girer girmez temasla başlıyor. Ve eş zamanlı olarak tedavi, ayırıcı tanı, nedenler, presipite eden faktörler, geri dönüşümlü sebepler, beraberinde hayati tehdit eden faktörlerin taranması ile eş zamanlı olarak devam edecek. Yani acile girdiği andan itibaren tanı, tedavi, ayırıcı faktörler hızla ardışık olarak bunları uygulamamız gerekiyor. Peki elimizde tanı için neler var? Biraz önce sayın hocalarım bahsetti. Özellikle anemnez, hastanın kendisinden alabilirsek tabii kendisinden. Ama kendisinden alamazsak yakınlarından alacağımız anemnez belki bizi %80, %90 oranında tanıya götürecektir. Akut kalp yetmezliğinde hakeza koroner arter hastalığında da olduğu gibi. Klinik belirtileri ve semptomlar. EKG olmazsa olmaz. Bu hastalarda hızla eğer mevcut şartlar ona el veriyorsa mutlaka EKG'yi çekmeliyiz. Ekokardiyografi, yine akciğer grafisi ve akciğer ultrasonu. Bunlarla beraber son belki 10 yılda kullandığımız natriüretik peptitler son derece anlamlı. Natriüretik peptitler olmadığında bu testler önemli. Ama natriüretik peptitler varlığında artık öncelikli olarak natriüretik peptitlere de bakmamız gerekiyor. Tanı net ve kesin değilse BNP, N-terminal pro-BNP ve mid-regional pro-ANP mutlaka ölçülmeli. Tanıyı dışlıyoruz bunlarla beraber. Bunları birazdan detaylı olarak anlatacağım. Şimdi diğer tanı testleri neler? Biraz önce arkadaşlarımız, sayın hocalarımız anlattılar. Troponinler her ne kadar akut kalp yetmezliği bulunan hastalarda büyük çoğunluğunda yüksek saptansa da akut koroner sendrom tanısı için mutlaka kullanmalıyız. Neden kullanmalıyız? Çünkü biz biliyoruz ki bazen tamamen asemptomatik olabilir yaşlı hastalar. Ya da diyabet hastalar. Göğüs ağrısıyla gelmeyebilirler. Hani göğüs ağrısıyla beraber troponine baktığımız zaman daha spesifik bir şey buluyoruz ama hani göğüs ağrısı olmayabilir. Yalnızca nefes darlığı olabilir ki biz bunlara anjina ekvivalanı diyoruz. Bu durumda da troponinleri mutlaka görmek gerekir. Yine kalp yetmezliği semptomlarıyla gelen hastalarda mutlaka üre, serum kreatin ve elektrolitlerini görmemiz gerekiyor. Karaciğer fonksiyon testlerini değerlendirmeliyiz ki bunlar kötü prognozlu hastaları saptamamıza sağlıyor. Hem hipotiroidizm hem de hipertiroidizm
akut kalp yetmezliğini presipit edebilir. Mutlaka TSH'ını ölçmeliyiz. Yine nefes darlığı çeken hastalarda arteriyel kan gazı, şoktaki hastalarda laktat ve pH ölçülmelidir. Yine pulmoner emboli düşündüğümüz hastalarda dimer, pnömoninin presipite ettiği kalp yetmezliği hastalarda prokalsitenin ölçülüp 0.2'nin üzerindeyse antibiyotik başlanmalı. Yine pulse oksimetri mutlaka ilk hastayla buluşma anında takip edilmeye başlanmalı. Bunlar hasta acile ilk geldiğinde istememiz gereken testler ve tahliller. Şimdi Avrupa Kardiyoloji Derneği bunu şu şekilde şematize ediyor. Diyor ki hem öneri sınıfını veriyor. Yani klas 1 indikasyon, klas 2 indikasyonla neler isteyeceğimizi bahsediyor. Bir de hangi aşamalarda bunları görmemiz gerekiyor diyor. Bu da çok detaylı anlatmayacağım. EKG mutlaka görmemiz gerekiyor. Recommended yani klas 1 indikasyonla. Akciğer grafisi may be considered yani klas 2B indikasyonla. Yine akciğer ultrasonografisi, ekokardiyografi, natriüretik peptitler, serum troponin, serum kreatinin, elektrolitlerimiz, kan demir durumu, TSH, D-dimer, prokalsitonin, laktat ve kan gazı analizleri mutlaka acil servis hasta geldiğinde ilk başvurmamız gereken testler ve tanı yöntemleri. Şimdi bunları değindikten sonra kısaca bizim dernek, Avrupa Kardiyoloji Derneği nasıl bunu şematize etmiş? Diyor ki hasta acile akut kalp yetmezliği semptomlarıyla başvurduğu zaman diyor biz neler yapmalıyız? Bunları söylemiş. İlk başvuracağımız testler, biraz önce bahsettiğim testler. Hemen ardından eş zamanlı olarak natriüretik peptitleri görelim diyoruz. Bunlar için tabii cut-off değerlerimiz var. Eğer BNP 100'ün altında ise, NT-proBNP 300'ün altında ise ya da mid-regional pro-ANP 120'nin altında ise akut kalp yetmezliğini dışlayabiliriz. Bu durumda başka tanıları düşünmemiz gerekiyor. Tam aksine bunlar bu bahsettiğim değerlerin üzerinde ise akut kalp yetmezliğini konfirme ediyoruz. Bazı hasta yaş grupları için detaylar var. Onlara girmek istemiyorum. Mesela demiş ki Avrupa Kardiyoloji Kılavuzu 75 yaşın üzerindeki hastalar için demiş bu mid-regional pro-ANP'nin 1800'ün üzerinde olması gerekiyor diyor. Bu bir detay ama sonuçta cut-off değerlerimizden kısaca bahsedeceğim. Cut-off değerlerimiz bunlar. BNP için 100, NT-proBNP için 300, mid-regional pro-ANP için 120 milimetrenin, 120 gram mililitrenin altındaki değerler bizim için kalp yetmezliğini rule out edecek, dışlayacağımız değerlerimiz. Bunlara mutlaka eğer laboratuvarımız müsaade ediyorsa bunlara bakmalıyız. Günümüz için en güncel tanı yöntemimiz denebilir. Peki diğer testler gibi, sintigrafi gibi, efor testi gibi bunların da yalancı pozitiflik ve yalancı negatiflik durumları var mı? Troponinler gibi hakeza. Var tabii ki. Hangi durumlarda düşük natriüretik peptit değerlerimiz oluyor? Mesela ilerlemiş son dönem kalp yetmezlikli hastalarda çok yüksek olması gerekirken tam aksine düşük saptıyoruz. Ya da obezitede düşük saptıyoruz. Akut pulmoner ödemde düşük saptıyoruz. Yine sağ kalp orijinli akut kalp yetmezliğinde de düşük olabilir. Peki tam tersi yüksek olabilir mi? Bizi yanıltabilir mi? Yalancı pozitif olabilir mi? Evet. Atrial fibrilasyon ve renal fonksiyon bozukluğunda da yüksek natriüretik peptit değerleri görülebilir. Bunlar da aklımızda tutmamız gereken durumlar. Peki hasta geldi acil servise kalp yetmezliğinde. Ne yapmamız lazım? Şimdi kalp yetmezliği derken, akut kalp yetmezliği derken birazdan bahsedeceğim. 4 formumuz var aslında. Fakat öncelikle dışlamamız gereken bir durum var. En önemlisi. Hasta kardiyojenik şokta ve solunum yetmezliğinde mi değil mi? Eğer öyleyse hasta geldi kardiyojenik şokta, tansiyonu 5, nefes alıp vermiyor ya da dispnesi çok ağırlaşmış bir dispnesi var. Eğer bu durumdaysa derhal tabii kılavuzun önerisi farmakolojik yani ilaç desteği, mutlaka respiratuar destek ve mekanik destek cihazlarıyla bu hastalara yardımcı olmamız lazım. Yok hayır. Hasta kalp yetmez semptomlarında geldi ama kardiyojenik şokta değil. Bize birazcık zamanımız var. Bir 10-15 dakika, bir yarım saat, bir saat zamanımız var. Bu durumda öncelikli olarak ayırıcı tanıyı yapmamız gerekiyor. Yine kılavuz akılda kalması amacıyla ayırıcı tanıyı en sık görülen nedenleri sınıflamış. Onu da şöyle demiş, yani baş harflerini alarak şampit demiş. En sık gördüğümüz akut kalp yetmezliği nedenleri. Nedir bunlar? Akut koroneri sendrom, akut koroner sendromlar, hipertansiyon aciller, aritmiler, mekanik nedenler, pulmoner embolizm, enfeksiyonlar ve tamponat. Bunların hepsinin baş harflerini bir tek akut koroner sendromun C'sini alarak CHAMPIT olarak sınıflanmış. Yani öncelikle bunları ekart etmemiz, rule out etmemiz gerekiyor. Bunlardan birini saptama süremiz yani akut kalp yetmezliğinde ayırıcı tanı için bize verdiği süre
eğer hasta şokta değilse 60 ila 120 dakika arasında mutlaka bu ayrış tanıları yapmamız gerekiyor ve bunlara yönelik spesifik tedavi yapmamız gerekir. Tedaviyi 3 aşamada öneriyor bize Avrupa Kardiyoloji Kılavuzu. Hastane öncesi, hastane içi ve taburculuk öncesi. Biz burada bu iki grubun birleşmesinden ötürü taburculuk öncesine girmeyeceğim ama hastane öncesi ve hastane içi tedaviyi anlatmaya çalışacağım kısaca. Hastane öncesinde ambulansta pulse oksimetre bu hastalara mutlaka takılmalı. Kan basıncı ölçülmeli, kalp hızı sürekli EKG ile hızlı monitörize edilmeli. Sürekli EKG son derece önemli çünkü bu hastalar yüksek ventriküler atrial fibrilasyonda olabilir, SVT'de olabilir, VT'de olabilir, hızı kırmak gerekebilir. O yüzden mutlaka monitörize edilmesi gerekiyor. Yine oksijen satürasyonu %90'ın altında ise oksijen tedavisi başlanmalıdır. Solunum hızı 25'ten fazla, oksijen satürasyonu %90'ın altında ise non-invaziv ventilasyon uygulanmalı. Peki hastane içinde? Hastane içinde önemli olan şu, sebebe yönelik tedavi son derece önemli. Hasta MI sevk edilecek. Yani kateter laboratuvarına alınması gerekiyor. Pulmoner emboli, belki trombolit tedavi vereceğiz ya da başka. O yüzden mutlaka ana tanıyı bulmamız gerekiyor. Bununla beraber tabi hastaya müdahalemiz de devam edecek. Tedavi tabi bu biraz önce bahsettim. Akut koroner sendromlar, hipertansif aciller, derhal onlara yani sebep bulunup sebebe yönelik hamlemizi mutlaka yapmamız gerekiyor. Şimdi akut kalp yetmezliği diyoruz sürekli olarak ama yine kılavuz bunu 4 ayrı klinik olarak ayırmış. Bunlar neler? Akut dekompanse kalp yetmezliği, akut pulmoner ödem, izole sağ ventriküler yetmezlik ve kardiyojenik şok olarak bunları 4 ana başlıkta toparlıyor. Bu 4 klinik ayrı ayrı olabileceği gibi birbiri üzerine overlap de olabilir. Bu tablolar konjesyon ve periferal hipoperfüzyon varlığıyla farklılık gösteriyor ve tedavileri de farklılık. Şimdi bu şemada ayırmış dernek kılavuzda 4 gruba ayırmış. Şimdi burada bu detaya girmeyeceğim burada ama şöyle diyor. Bu 4 grubun da yani klinik prezentasyonun oluş mekanizmaları farklı, semptomları farklı ve tedavileri de farklı. Şimdi ben bunlar hakkında kısa kısa bahsetmeye çalışacağım bu dördünden. Akut dekompanse kalp yetmezliği, biraz önce söyledim, akut kalp yetmezliğiyle başvuran hastaların %50 ila 70'ini oluşturuyor. Yani ana gördüğümüz grup aslında bu grup. Öncesinde kalp yetmezliği hikayesi bulunan hastalarda görüyoruz. Akut pulmoner ödemden farkı çok hızlı başlaması. Sistemik konjesyona neden olan hızlı bir sıvı yüklenmesi var. Konjesyon bazen hipoperfüzyon ile beraber görülüyor. Tabii tedavideki amacımız nedir? Konjesyonu azaltmak, hipoperfüzyonu düzeltmek. Bunu şu şekilde şematize etmişler kılavuzda. Hastada konjesyon var, beraberinde hipoperfüzyon var mı yok mu? Bu çok son derece önemli. Eğer hipoperfüzyon yok ise bu hastalara hemen loop diüretik başlıyoruz. Klas 1 indikasyonla. Daha sonra bu konjesyonun rahatlamasını sağlıyoruz. Rahatlamazsa diüretiklere kombine etmeye başlıyoruz. O da 2 indikasyonla. Mesela loop diüretik başladık, tiyes diüretikleri ilave ediyoruz. Daha sonra sıvının rahatlayıp azaldığını ve de hipoperfüzyon düzeldiğini görmeye çalışıyoruz. Hasta geldi, akut dekompanse kalp yetmezliği, sıvı yükü var ve aynı zamanda hipoperfüzyonu var. Serebral fonksiyonları çok iyi değil, renal fonksiyon bozukluğu başlamış. Bu durumda bu hastalara lüp diüretikler, yine klas 1 indikasyonla ve eş zamanlı olarak da pozitif inotroplar başlıyoruz bu hastalarda. Davran hocam çok özür diliyorum. Yemek saatini de çok geçirdik, toplantı da çok uzadı. Bir toparlayabilirsen son hızlıca biraz toparlamaya çalışayım. Özür diliyorum. Akut pulmoner ödemden kısaca bahsedeyim. Burada da konjesyon tipik. Burada da oksijen tedavisine öncelikle başlıyoruz. Yine buranın da şematizasyonu şu şekilde. Oksijen tedavisi klas 1 indikasyon. Yine solunum desteği veriyoruz. Hastanın eğer kan basıncı yüksekse bu durumda vazodilatör tedavi veriyoruz ki deminki kardiyolojik şokta şeyde vermiyorduk. Akut dekompanse kalp yetmezliğinde vermiyorduk. Eğer loop diüretikleri yanıt alamıyorsak beraberinde tiyazet diüretiklerde bunlara ilave ediyoruz. İzole sağ ventriküler yetmezlik. Bunda diüretikler sıklıkla ilk seçeneğimiz. Pozitif inotrop ajanları tercih ediyoruz ki o tercih ettiklerimiz levosimendan, fosfodiesteraz 3 inhibitörleri izole sağ ventrikül yetmezliğinde tercih ettiğimiz tedavi yöntemimiz. Tabii izole sağ ventrikül yetmezlik dediğimiz zaman bunun bir nedeni var sağ ventrikül yetmezliğinin. En önemli nedenlerden bir tanesi pulmoner emboli, bir diğer önemli nedenimiz akut koroner sendrom. Bunu öncelikle dışlamalıyız. Bunu dışladıktan sonra bu tedavi başlamalı. Sonuncusu kardiyojenik şok. Kardiyojenik şok biliyorsunuz ölümcül doku hipoperfüzyonu sonucu multiorgan yetmezliği ve ölüme neden olan bir durum. Tanıyı hipoperfüzyon belirtileriyle koyuyor. Soğuk, terli ekstremite, oliguri, idrar çıkışı azalıyor, mental konfüzyon
Bu durumda laboratuvar bulgularımızda kreatinimiz bozuluyor. Metabolik asitoz gelişiyor. Her zaman hipotansiyon olmayabilir. Çünkü kompansatör mekanizmalarla kan basıncı yükselebilir. Altta yatan nedene yönelik tedavimizi yapmamız gerekiyor. Kardiyolojik şoktaki skala şu şekilde. Hastada en önemli şey akut koroner sendrom ve mekanik komplikasyonlar var mı yok mu? Eğer varsa doğrudan onun tedavisine yönelmeliyiz. Eğer yoksa bu hastalarda oksijen desteği, inotrop ajanlar ve mekanik destek cihazlarına bu hastaları bağlamalıyız. Biraz önce arkadaşlarımız bahsetti. Oksijen tedavisi eğer hastanın oksijen satürasyonları düşük değilse başlanmaması gerekiyor. Bu durumda klas 3. Kılavuz önerilerinden kısaca şöyle göstereyim. Oksijen için eğer düşükse klas 1 indikasyonla, yine entübasyon, solunum sıkıntısı devam ediyorsa yine entübasyonumuz klas 1 indikasyonla entübe ediyoruz. Kalp yetmezliğinde, akut kalp yetmezliğinde global olarak köşe taşımız aslında diüretikler. Loop diüretikler en önemli seçeneğimiz. Bir çalışma yapılmış, doz çalışmasında düşük dozla alçak dozun, düşük dozla yüksek dozun mortalite üzerine bir farkının olmadığını, fakat yüksek dozun iyileşmeyi daha, semptomları daha hızlı düzelttiği gösterilmiş. Şu slaytımız bence önemli bir slayt. Diüretik tedavisine, yani verdiğimiz tedavinin etkin olup olmadığını anlatan bir slayt. Hasta geldi, eğer daha önce oral loop diüretik alıyor mu almıyor mu? Eğer hasta loop diüretik almıyorsa bu durumda 20 ila 40 mg furosemitle başlıyoruz. Eğer alıyorsa aldığı dozun 1 ila 2 katını veriyoruz hastalara. Peki etkili olup olmadığını nasıl görmemiz lazım? Acil serviste 2 saat sonra spot sodyuma bakıyoruz. 50 ila 70 milikolanın üzerinde mi değil mi? Ya da 6 saat sonra idrar çıkışına bakıyoruz. 100 ila 150 mililitrenin üzerinde mi? Eğer öyleyse etkin, aynı tedaviye devam ediyoruz. Eğer etkin değilse dozları 2 katına çıkıyoruz. 24 saatte de tabii kan ürokreatin seviyelerini kontrol ediyoruz. Yine loop diüretikler klas 1, tiyazitlerle kombinasyonu klas 2A. Vazodilatör tedavi, bizim nitratlar ve nipruslar, bizim öncelikli vazodilatör tedavimiz. Titrederek kullanıyoruz bunları. Hipertansif pulmoner ödemde boluslar şeklinde de nitroglisini verebiliriz. Fakat vazodilatör tedavi Avrupa Kardiyoloji Derneği klas 2B indikasyonla bize öneriyor. Yine inotropları hipotansiyon durumunda kullanıyoruz. Düşük kardiyak outputlu hastalarda kullanıyoruz. Dozu titrederek veriyoruz. Tabii aşırı vazodilasyon ve hipotansiyon bizim majör kısıtlarımız. Yine inotrop ajanları klas 2B. Yani çok fazla öneriyor denemez. Hipotansiyon yoksa da klas 3 önermiyor. Vazopresör ajanlarımızı da şiddetli hipotansiyonda kullanıyoruz. Çok detayına girmemeye çalışıyorum. Burada da kullanım dozlarını veriyoruz. Bir opiyatlar konusunda kısaca değinmek istiyorum. Opiyatlar dispne ve anksiyeteyi gideriyor biliyorsunuz. Fakat klas 3 kullanmayın deniyor. Yalnızca seçilmiş hastalarda kullanın deniyor. Hangi hastalarda kullanacağız? Non-invaziv ventilasyon sırasında adaptasyonu kolaylaştırıyor ve hastaları sedatize ettiği için kullanacağız. Ama rutin kullanımı önerilmiyor. Son slaytlarım bunlar. Şöyle, mekanik destek cihazlarını da bu tarz hastalarda kısa dönem için kullanabiliriz. 2 indikasyonla önermiş. Yine intratik balon pompasını kardiyolojik şoktak hastalarda klas 2B öneriyor ama rutin kullanımını önermiyor. Benim akut kalp yetmezliği hakkında sizlere paylaşmak istediğim şeyler bunlardan ibaret. Konuşmamı küçük bu hafta bir sevinç yaşadım. Onunla bitirmek istiyorum. Sayın hocalarım da müsaade ederse. Tabii. Dünya Doktorlar Tenis Şampiyonası yapılıyor. 50.si bu sene burada düzenlendi. Çeşitli yaş kategorilerinde 40, 50, 60, 70 diye kategorilerde düzenlenen bir turnuva. 37 ülkeden 180 hekim katıldı. Orada 45 yaşla ülkemizi temsil ettim. Türkiye'den 23 hekim katıldı. Ben kendi kategorimde 1 oldum bu arada. Bu elim sakatlığı da oradan geliyor. Turnuva halen devam ediyor. Bu akşam da ödül törenimiz var. Müsait olan arkadaşları da bekleriz. Cornelia'da olacak. Bununla konuşmamı bitirdim. Teşekkür ederim. Hocam tebrik ederiz. Hocanın üstelik bugün ödül töreni var. Ama bizi kırmadı. Kalktı buraya geldi. Ödül törenine akşam gidecek inşallah. Hocam tebrik ediyoruz. Güzel kapsamlı sunum için de teşekkür ediyoruz. Soru almayalım isterseniz. Çok sarktık. Anlaşılıyor ki Başar Hocam bizim bu toplantılara 2 oturum falan yapmamız lazım. Yani bir oturum lazım. Sıkıştıramıyoruz. Evet. Çok Aynen. Teşekkürler hocam. Ben Ağzınıza sağlık. Devam edebilecek miyiz Emre? Evet. Özgen hocam
Özgen Şafak hocamız, o da Balıkesir Üniversitesi'nden geldi, sağ olsun Balıkesir'den. Hipertansif acilleri bize anlatacak. Buyurun Özgen hocam. Ben böyle bir organizasyonda bize yer verdiği için değerli organizasyon komitesine ve değerli başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Süremizi oldukça aştığımız için ben çok kısa spot geçmek istiyorum. Bugün hipertansif acillerden bahsedeceğim. Burada 2019'da aslında Dünya Sağlık Örgütü'nün koymuş olduğu top 10 listesini getirdim. Ölümler sıralamasına baktığımız zaman iskemik kalp hastalıkları hala 1. sırada ve oldukça artış göstermiş. Ardından inme ve aşağılarda gördüğümüzde böbrek hastalıkları oldukça ilk üçünü topladığımızda 1/3'e ulaşıyor neredeyse. Ve bunların temelinde hipertansiyon oldukça bir risk faktörü. O yüzden biz kardiyologlar olarak hipertansiyona fazlasıyla eğiliyoruz. Dünya geneline de baktığımızda 2000'li yıllarda yaklaşık 1 milyar insan hipertansiyon hastası kabul edilirken 2025'te bunun 1,5 milyarı geçmesi bekleniyor. Peki burada o zaman şuna değiniyoruz. Normal tansiyon nedir? Kardiyologlar olarak bizim aslında son dönemlerde kafalarımız oldukça karıştı. Sağ olsun Amerikan Kalp Cemiyeti ve Avrupa Kalp Cemiyeti bunları birazcık fazla karıştırdı. Sol tarafta kırmızı olarak gördüğümüzde American College of Cardiology dedi ki 130'a 80'dir kardeşim. Bunun üstünü işte tedavi etmeliyiz. Peki Avrupa Kalp Cemiyeti ne dedi? Hayır, ben Amerikan Kalp Cemiyeti'nin dediğini yapmam. Sol kulağımı sağ elimle gösteririm. Dedi ki 140'a 90'dır ama hasta kendi ölçüp geliyorsa işte 135'e 85'tir. Ambulatuar kan basıncı ölçüm aleti takarsanız işte 24 saatin ortalaması 130'a 80'dir gibi böyle bir karmaşaya gitti. Yakın zamanda bence bunları tekrar bir toparlamak gerekecek. Sadece bu değil tabii. Hastadan ne zaman, neresinden ve nasıl ölçtüğünüzde aynı bu zürafada gördüğünüz gibi değişiklik arz ediyor. O yüzden kafaları daha fazla bu konulara girerek karıştırmak istemiyorum. Peki acil servise başvuran hastalar yaklaşık hemen hemen 1/3'ünde tansiyon yüksekliği zaten gözleniyor. Bazen bazı acillerde hatta daha da fazla. Peki hipertansif acil kavramı nerede devreye giriyor? O zaman hipertansiyonu kategorize etmek gerekiyor. Emergency dışında hipertansif, urgency, akut hipertansif epizotlar ve geçici daha hafif derecedeki hipertansiyonlar şeklinde. Peki hipertansif acil neye dememiz gerekiyor? Hedef organ hasarının gerçekleştiği durumlara. Bunun için aslında sabit şu değerin üzerine çıkması gibi bir terminoloji kullanılmıyor ama genel olarak sistolik kan basıncının 180'in üzerinde olması ya da diastolik kan basıncının 120'nin üzerine çıkması durumlarında bunlarla karşılaşıyoruz ve oldukça ciddi durum. Peki nerelere hasar verebiliyor? Damarın olduğu her yere aslında hasar verebiliyor. Kalp, böbrek, beyin, akciğer, aorta gibi birçok yerde. Burada gördüğümüz gibi birçok dokuda, birçok organda hedef organ hasarına neden olabiliyor. Peki neler yapmalıyız? Biz bir kardiyolog olarak tabii ki ilk olarak EKG'yi görmek isteriz. X-ray, ürün analizi, biyokimya, nörolojik muayene olmazsa olmazı çünkü nörolojik tutulum oldukça gidişatı değiştirir. Fundoskopik eksem, fundoskopik muayene ve gerekli görülen hastalarda da BT'ye başvurmak gerekiyor. Peki neler oluyor? Hipertansif ensefalopati bunlardan bir tanesi ve oldukça tedavi edilmesi acil gerekli durumlardan bir tanesi. Serebral otoregülasyon bozuluyor. Genelde ortalama kan basıncının 150-160'ın üzerine çıkması durumlarında bununla karşılaşıyoruz. Semptom olarak neler oluyor? Baş ağrısı, bulantı, kusma, hastanın bilincini kaybetmesi gibi. Peki biz neler bulabiliyoruz? Papilödem, retinal kanamalar gibi birçok şeyle karşılaşabiliyoruz. Burada fundoskopik bir muayenede normal ve papilödem gelişmiş bir hastada nelerle karşılaşabileceğimizi özellikle koydum. Şu bölgede gördüğümüz gibi diskin hiperamisi, optik diskin giderek marjin yani çevresinin görüntüsünün kaybolması ya da bazı yerlerde kanama odaklarının görülmesi gibi. Peki ne yapmalıyız? İlk saatte %20-25'ten daha aşağıya gelişteki tansiyonunu düşürmemeliyiz. Daha sonraki 2-6 saat içerisinde de 160-110 mm civa seviyelerine doğru inmeliyiz. Kan basıncını fazla düşürmemiz hipoperfüzyona neden olur. Peki ne tercih etmeliyiz? Nitroprusit.
Nitrogliserin bu tip hastalarda özellikle intrakraniyel basıncı arttırabileceği için uzak durulması gereken ajanlardan bir tanesi. Fakat zorda kaldığımızda mecburen kullanabiliyoruz. Labetalörde kullanabileceğimiz diğer ajan. Peki serebrovasküler hadiseler iskemik ya da kanama olabilir. İskemik olanlarda bu reflekse bağlı meydana gelebilir. Bu tip hastalarda da yine kan basıncında ilk saatte %20'lere oranda min olan ortalama kan basıncını düşürmemiz gerekiyor. Peki ne kullanalım? Tintinelli mesela labetalon önermiş ama nitroprusit kullanalım diyenler de bulunmakta. Hemorajik olarak burada bir sürü etmen görüyoruz. Bunlarda da yine nimodipin ya da nikardipin tarzı ajanlara başvurmak gerekiyor. Peki kalp yetmezliği ya da pulmoner ödeme neden olabiliyor mu? Evet. Bunlar da genelde nefes darlığı, öksürük, bazen hatta solunum durması ile hasta solunum arresti ile gelebiliyor. Burada hepimizin aşina olduğu bir akciğer grafisi. Pulmoner vasküler konjesyon, sefelizasyon, özellikle Kerli çizgilerinin belirginleşmesi ve plevrel efüzyonların görülmesi. Bu hastalarda da nitroprusit ya da nitrogliserin ve gerekli görülen hastalarda loop diüretikleri, furosemide başvurmak gerekiyor. Peki kalple ilgili nelerle karşılaşabiliyoruz? Sonuçta intrakardiyak basıncın da yükselmesi, aynı zamanda koronerlerin beslenmesinde sıkıntı yaşanması gibi durumlarla mesela EKG'de iskemi belirtilerini görebiliyoruz. Genelde bunları strain paterni olarak değerlendiriyoruz. Ön yüzde ya da lateral derivasyonlarda ST depresyonları ya da T negatiflikleri karşılaşabildiğimiz durumlardan. Peki ne oluyor? Hasta göğüs ağrısıyla gelebiliyor ya da bulantı kusma gibi durumlarla bize eşlik edebiliyor. Peki bunlarda ne yapmalıyız? Kan basıncını olabildikçe düşürmeye çalışmalıyız. Düşürmek için nelere başvurmalıyız? Nitrogliserin. Biz genelde koroner hadiselerde nitropurusitten birazcık daha uzak kalmaya çalışıyoruz. Çünkü koroner çalma fenomeni yaratabiliyor. Peki torasik aortada ne olabiliyor? Diseksiyonlarla karşılaşabiliyoruz. Çoğunlukla asendan aortanın tutulumu gözleniyor ve mortalitesi asendan aorta tutulumlarında daha fazla oluyor. Hepimizin bildiği gibi bazı semptomları var. Zaten oldukça mortal, hastaların neredeyse yarısı hastaneye dahi ulaşamadan ya da hastaneye ulaştığı sırada hayatını kaybediyor. Bu tip hastalarda neler tercih etmeliyiz? İlk etapta beta blokörler vazgeçilmez, ilk uygulamamız gereken ajanlar. Daha sonra yanına da vazodilatatör ajanları yani nitroprusit ya da yoksa elimizde nitroglisinleri kullanmalıyız. Sistolik kan basıncını 140'ın altına doğru çekmeliyiz. Böbrekle ilgili neler olabilir? Glomerulonefropati ya da akut tübüler nekrozla karşılaşabiliriz. Buraları geçiyorum. Nitroprusit yine bu hastalarda önerilen ajandır. Bazı hastalarda seçilmişlerde de diyalize başvurmaya gereksinim olabilir. Gebelikte de sonuçta eklemsi, preeklemsi gibi durumlarla karşılaşabiliyoruz. Bunlarda magnezyum sülfat tabii ki özellikle nöbetlerin de önlenmesi açısından önerilmekte. Gebelerde kullanabileceğimiz nifedipin ya da labetalolde başvurabileceğimiz ajanlar olarak son dönemde bize sunulmakta. Oldukça kısa gittiğimi düşünüyorum. Yemek arasından da çok çalmayayım dedim. Burada sadece kullanabileceğimiz ajanları hangi dozlarla tercih etmemiz gerektiğini özetledim. Ben sabrınız için hepinize teşekkür ediyorum. Yani bu kadar önemli bir konu, bu kadar kısa zamanda ancak böyle güzel özetlenebilirdi. Teşekkür ederim. Muhteşem oldu. Gerçekten zamanın bu kadar değerli olduğu bir yerde. Hocam vurgular da iyi ama aklımda şu da kaldı Özgen Bey'in söylediği. Bir kelimeyle iyidir, iki kelimeyle iyi değildir. Ne güzel bir anlatımdı Özgen Bey. Çok teşekkürler. Hocam hipertansif aciller de bizim için yani neredeyse bir panel konusu. Yani kardiyolojide biz çok tabii ki iç içeyiz. Dolayısıyla bu bir başlangıç, bir first step diyelim, ilk adım. Çünkü bunun yetmeyeceğini hepimiz gördük. En çok soru tartışmak istediğimiz konuların başında geliyor. Bu yüzden de vakit çok daraldı. Fazla vaktimiz yok. Hocam burada bitirelim mi? Çok böyle önemli bir soru varsa alalım ama çok da vakit daraldı. Bu fragman
Film bundan sonra. Harika. Harika arkadaşlar. Çok teşekkürler katkılarınız için. Uydumuz var. Hiçbir yere gitmiyorsunuz demek isterdim ama yapmayacağız öyle. Size bir saat mola veriyoruz arkadaşlar. 13.45'te buradayız lütfen. 13.45'te herkes burada olacak ama gitmeden önce bir dakika kalkmayın. Türk Kardiyoloji Derneği Genel Sekreterimiz burada. Bu kadar yoğun tempoda yanımıza geldi. Bu kongrenin anısına bir plaket takdim edelim. Buyurun. Nordics 13.45 arkadaşlar. Herkes burada olsun. Yoklama yapacağız. Çünkü acil ve kardiyoloji konuları oldukça Behçet Hocam işaret ediyor. Ya Sema o kadar söyledim haber verin diye. Bak Behçet Hoca işaret etmese yine böyle çıkacağız. Evet. Şimdi kardiyoloji ile ilgili özellikle Türk Kardiyoloji Derneği ile beraber çalışacağımız yine bir döneme gireceğiz. Onun için önemliydi. Kesmedik, istemedik de. Zaten sizin de güzel sorularınız vardı. Şimdi çok güzel yeni bir uyduya başlıyoruz. Bakın bu yeni bir açılım. Aslında bizim için çok önemli bir konu. Covid döneminde bak hepimiz kafamızda soru işaretleri yaşadık. Özellikle yoğun bakımda hasta takip edenler. Çünkü akciğer sistemi kadar hemopoietik sistemi de ilgilendiren bir hastalıkla karşı karşıyaydık. Hiç beklemediğiniz hastaların ani aristini görüyordunuz. Veya stroke'larda artış görüyorduk. Şimdi bunlar aslında birbiriyle bağlantılıydı. O zaman şunu fark ettik ki ya biz hematolojik konuda çok iyi değiliz. Biraz bu konulara eğilmemiz lazım. Hemopoietik sisteme eğilmemiz lazım. Bu konular bizim için farklı önem arz ediyor. Evet, bu eğitimlere bu yönüyle yaklaşmamız lazım dedik ve şimdi de biz Novo Nordics firmasıyla bu farklı, daha öncekilerden biraz daha farklı bir konuda bizim için çok önemli olan hematolojik aciller konusuna da ışık tutacak şekilde bir uydu sempozyumunda birlikte olacağız arkadaşlar. Katılımınız için size çok teşekkür ediyorum. Bugün bir dakika hemen bakayım şurada. Evet, konuşmacılarımız, tabii ben biliyorum da bakmış olmak için bakıyorum. Acilde kanamalı hastaya yaklaşım konusunda fark edince fark eder konusu. Bu konuda da çok değerli iki hocamız konuşmacı olacak. Öncelikle yine dün de bu şekilde anons etmiştim. Ekranların tanınan yüzü olan, aynı zamanda ATÜDER Yönetim Kurulu üyesi, çok değerli hocamız Profesör Doktor Hakan Oğuztürk'ü kürsüye alalım. Hakan Hocam bu şeyde ekranlarda çok görünenler hakkında bir şeyler başlamış. Dikkat edin. Avşin Hoca'yı falan koymuşlar fotoğrafını. En son bir siyasi partinin, ki o siyasi partinin adını da o gün öğrendim. Bayağı bir isimle birlikte benim hakkımda da Antalya Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunmuş. Aşıyı desteklediğiniz için değil mi? Evet mi? Evet, aşı destekledik diye. Aslında yaptığımız konuşmaların tamamında benim şahsi kanaatim öyledir. Bir işi zorunlulukla birilerine yaptırmak hayat felsefem değil. İnsanlar aşı yaptırıp yaptırmamak konusunda hür iradelerini kullanarak süreci kendileri yönetmeleri, dışarıdan müdahale olmaması gerektiği inancındayım. Ve beyanlarımın tamamında da o yönde açıklama yapmama rağmen işte aşı ile ilgili konudaki hassasiyetten dolayı her ülkede her zaman diliminde olan aşı karşıtları ülkemizde de bu anlamda benim ismimle birlikte bir 30-40 kişi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuşlar. Tabii ki bu savcılığa suç duyurusunda bulunan kişiler arasında valiler, emniyet müdürleri, Acun Ilıcalı,
ondan sonra Show TV Genel Yayın Yönetmeni, İçişleri Bakanı, Sağlık Bakanımız ve Cumhurbaşkanımızın ismi de var. Ama netice itibariyle böyle zihniyetteki insanların her zaman olabileceğini kabullenip çok da ehemmiyet vermediğimiz bir süreç olarak değerlendirdik bu durumu. Başar abi haklısınız. Acil servise başvuran hastalar arasında gerçekten kanama konusu ile ilgili sorunlar konusunda acil tıpçıların farkındalığının oluşturulması gereken bir konu diye düşünüyorum. Ben fark edince fark eder, acilde kanamalı hastalara yaklaşım konusu bu anlamda önem arz ediyor. Bu tür hastaların acil servise başvuru oranı nadir değil. Ve geldiği zaman az önce bir doktor arkadaşımla da konuşurken ortak bir fikre vardık. Bir yaklaşım tarzı olarak maalesef çok doğru olmasa da bir genelleme yapıyoruz biz acil tıpçılar olarak. İşte morarmayla gelmiştir. Herhangi bir yerinde kanama problemine bağlı bir sıkıntı yaşayan kişi geldiği zaman ilk sorumuz ne oluyor? İstismar durumu var mı çocuk ise? Erişkin ise şiddete maruziyet kalmış gibi bir soru oluşturuluyor. Ama detayına indiğiniz zaman ciddi anlamda fark edince farklı konuların ortaya çıkacağı bir süreci tetiklemiş oluyorsunuz. Acil serviste kanamanın tetkik ve yönetiminde çok da doğal, normal, kolay olmayan bir süreç var arkadaşlar. Bunun nedeni gayet belli aslında. Hem yaygın hem de nadir olan etiyolojik problemlerin sayısı o kadar çok fazla ki bu anlamda biz bu soru işaretlerinin havuzunda gerçekten mentalitemizi sıkıntıya sokacak bir sürece dahil olabiliyoruz ama yılmadan kanama nedeninin doğru teşhisini yapmak zorundayız. Siz teşhis yaparken tetkik seçiminde ne yapacağınız konusunda da bir netliğe sahip olmak zorundasınız ve bu tetkiklerin yorumlanması konusu da belki biz acil tıpçıların çok da yetkin olmadığı soru işaretlerinden bir tanesi. Bir diğeri ise evet böyle bir hasta geldi, kanama problemi olan bu hastanın ivedilikle hangi zaman aralığında tanısının konulacağı ve ne zaman tedavisine başlanacağı konusunda soru işaretlerini giderebilmiş bir algoritmaya sahip değiliz. Tabii ki ben bunu tüm acil tıpçılar için genelle yapmak istemiyorum ama şu an 20 küsür yıllık bu işin içerisinde birisi olarak tam bir net algoritmayı kendi zihnimde dahi oluşturmakta sıkıntı yaşadığım periyotlar oluyor. Böyle bir kendime öz eleştiri yapıyorum. Böyle bir hasta geldiği zaman arkadaşlar bizim için bir acil tıp doktoru için en önemli nokta öykü almak. Öykü çok önemli. Siz onunla uygun sorularla hastalığın tanısına kadar ulaşabilirsiniz. Buna ek olarak kanama semptomlarının, aldığı tedavilerin, ilaçların, travmanın veya yaralanmanın nasıl olduğuna dair bilgilerin veya kendisinde veya ailesinde teşhis edilmiş kanama bozuklukları ve semptomların olup olmadığını netleştirmemiz gerekiyor. Tabii ki bu süreçte bizim hem teşhis hem de tedavi planını direkt etkileyecek olan en önemli noktalardan bir tanesi de kanamanın şiddeti ve netliği konusundaki açıklığa kavuşma süreci. Hastanın daha önceye ait bir kanama probleminin olmadığını düşünelim. Yani bir kanama diyatezi veya başka bir tanısı yok ve acil servise kanamayla geliyor. Böyle bir hastada yine öykü ön planda. Tekrarlayan, uzun süren bir burun kanaması olup olmadığını, hematomu, ekimozu ve eklem kanaması olup olmadığını, yaş grubuna göre de farklı lokalizasyonlarda farklı kanamaya ait bölgesel değişiklikleri bizim sorgulamamız gerekiyor. Ne zaman kanıyor? Yani bu genel bir soru ama bunu detaylandırdığınız zaman bize fayda veriyor. Herhangi bir travmadan sonra mı? Herhangi bir ilaç alımından sonra mı?
zaman aralığı ne zaman başladı, yaşamının hangi periyodunda başladı? Bunları bizim bilmemiz gerekiyor. Travmaya sekonder bir durum olup olmadığını netleştirmeniz gerekiyor. Cerrahi de önemli. Yani bir hasta düşünün, kanama problemi var arkadaşlar. Siz ona daha önceden bir cerrahi müdahale geçirip geçirmediğini sormak zorundasınız acil tıp doktoru olarak. Erkek çocuğu 7 yaşında sünnet olduğunuz zaman sünnet ameliyatı sonrasında veya müdahale sırasında bir kanama problemi olup olmadığını bilmek sizin konjenital veya edinsel bir problem olup olmadığı konusunda net karar vermenize katkı sağlayacaktır. Yine ilaçlar için de öyle arkadaşlar. Yanında kullandığı ilaçların veya o probleme ait olan ilaçların olup olmadığını, non-steroid antiinflamatuarların, diğer K vitaminiyle ilgili sorun oluşturabilecek ilaçların sorgulanması gerekiyor. Bir diğeri de olay ne zaman başladı onu da net olarak sorgulamamız gerekiyor. Ve bu kanama sırasında aktif olsun olmasın vücudun farklı bölgelerinde farklı görsellerle karakterize lezyonları da bizim fizik muayene sonrası sırasında netleştirmemiz gerekiyor. Peteşi, purpura, ekimoz, hematom, organ kanamaları ve beyindeki olabilecek olan kanamaların bizim dikkatimize sunulması için dikkatli sorgulama ve fizik muayenenin netleştirilmesi gerekiyor. Yine tanısı olmayan ama acil servise kanama ile gelen hastanın öyküsünde detaylandırmada hemostazın hangi evresine ait olmadığı konusunda bir netleştirmeye ait soru sorulması gerekiyor. Yani edinsel, doğumsal veya kalıtımsal bir problem olup olmadığının, ilaçlarla ilişkisinin, başka bir hastalıkla birlikteliğinin olup olmaması netleştirilmelidir. Yani örnek verelim, bir malabsorpsiyon sendromu olan hastada bağırsaklardan K vitamininin emilmesindeki problemden dolayı doğal olarak tabii ki kanama ile ilgili sıkıntı karşımıza çıkacaktır. İlaçları ifade ettik. Yanında başka hastalıkların olup olmadığını sorgulamak gerekiyor dedik arkadaşlar. Sepsis önemli bir sorun. Sepsis olan bir hastada vital işaretleri siz sorguladığınız zaman çoğu zaman tansiyon düşüklüğüyle geliyorsa bu hasta ve bu hastanın aynı zamanda işte gram negatif bir bakteri örneğini verelim. Gram negatif bir bakteri ile herhangi bir problem oluşturan sonuç ortaya çıkıyorsa veya bu hastada meningokoksemi nedenli bir problem varsa doğal olarak dissemine intravasküler koagülasyonun sepsisle birlikteliğinde bu kanama problemlerinin de ortaya çıkarabileceğini düşünmemiz gerekiyor. Karaciğer hastalıklarında da yine bu koagülopati ile ilgili problemler ön planda çıkabilir. Sarılı olan, kanamalı olan bir hastada tabii ki karaciğer büyüklüğüyle birlikte işlevsel bir problemin de zihnimizde açığa kavuşturulması gerekiyor. Yine böbrekte ürolojik toksin nedenlerinin de yine bir anlamda bu işlevsel bozukluklara sebebiyet vereceğini bizim sorgulamamız gerekiyor. Yine aile hikayesinde hem kendisinde ya da diğer aile bireylerinde de bir problem olup olmadığının sorgulanması gerekiyor. Bu söylediklerim tanısı olmayan ama bir kanama şikayetiyle gelen hastanın detaylı anamnezinin alınması ve fiziksel muayenesi sırasında yapılması gereken olmazsa olmazlarımızdan. Hangi organda problem olduğuna dair net bir şekilde sorgulamak gerekiyor. Hastanın mukokütanöz problemi var. Burunda mukokütanöz problemi ile birlikte diş eti kanaması, işte peteji ekimozu var ve bu hastanın trombosit değerine acil tıpçının bakması olmazsa olmazı olmalı. Trombosit fonksiyon bozuklukları akla gelmeli. Hastanın burun kanaması olabilir. Gerçekten burun kanaması acil servise başvurular arasında önemli bir sıraya, yüzdeye sahip. Bu hastada burun kanamasının tek taraflı mı veya çift taraflı olduğunun sorgulanması gerekiyor. Herhangi bir işte damarsal anomalinin dışlanması gerekiyor. Bu anlamda bunları sorguladıktan sonra daha sonra edinsel veya işte kalıtsal problemlerin araştırılması sürecine geçilmesi gerekiyor.
Burun kanaması olan bir çocukta burun mukozası dikkatle incelendikten sonra üsye ve sinüzit de araştırıldıktan sonra kanama diyatezi ile ilgili bir sürecin aktive edilmesi gerekiyor. Yine diğer sistem kanamalarında da, üriner sistem kanamalarında ve gastrointestinal sistem kanamalarında da bir problem olup olmadığının dışlanması gerekiyor. Yine bu hastalar geldi. Öykü en önemli nokta demiştik. Öykünün dışında arkadaşlar bu hastalarda tetkik aşamasını da bizim gerçekleştirmemiz gerekiyor. Hem periferik yayma, işte parmaktan alınan kanın periferik yayma şeklinde incelenmesi, yine et dalı tüpte diğer kan parametrelerin incelenmesi şeklinde bu slaytta gördüğünüz zamanların acil tıp hekimi tarafından kolaylıkla istenip acil tıp hekimi tarafından da kolaylıkla yorumlanması gerekiyor. İşte bu yorumlamada biz şu parametrelerin bilgisine sahip olmak zorundayız ki süreci, algoritmayı rahatlıkla ilerletebilelim. 7, 8A, 9, 11, 12 bunlar APTT ile değerlendirilen intrinsik yolla aktive ilgili olan parametreler. Ekstrinsik yol yani protrombin zamanı ve inere ile değerlendirilen faktörler, doku faktörü ve faktör 7. İkisinin birlikte olduğunda ise faktörüm 10A, 5A, protrombin, trombin, fibrinojen ve fibrini görmekteyiz. Yani bu testlerde hangi aşamada hangi faktörlere ait problemlerin olduğunu netleştirilmesi gerekiyor. İşte bu anlamda bizim detaylı değerlendirmeyi yaparken ilk laboratuvar istemleri arasında tam kanı, APTT'yi, PT'yi ve fibrinojeni olmazsa olmaz şekilde istememiz gerekiyor. Kazanılmış yani edinsel bir hemofili A gibi örneğini verecek olursak potansiyel olarak hayatı tehdit eden kanama bozukluğunu kaçırabildiği için anormal APTT'nin nedeninin göz ardı edilmesine asla izin vermeyin. Evet, sihirli cümlelerimden bir tanesi bu konu ile alakalı. Bu zamanın değerlendirilmesi ve yorumlanması gerekiyor arkadaşlar. Yine tanısı konulmamış ve kanama bozukluğu olan pediatrik bir hasta şeklindeki olgularımız da olabiliyor. Türkiye'nin her yerinde erişkin ve pediatrik acillerin ayrılmadığı ve Türkiye'nin bir şekilde birçok yerine gitme, artık ilçelerine dahi gitme durumumuz söz konusu olduğu bir acil tıp Türkiye'sinde pediatrik hastaya bakma durumunuzun da her zaman mümkün olabileceğini kabul ederek bu gruplarda da ciddi konjenital kanama bozuklukları olduğunu ve farklı kliniklerle karşımıza çıkabileceğini, eklem kanaması veya işte kafa içi kanaması, kas içerisine kanama şeklinde farklı konfigürasyonlarda hastaların bizimle muhatap olabileceğini, bu anlamda farklı hastalık gruplarındaki mekanizmaların karıştırılmaması gerektiğini ifade edebiliyorum. Aslında bu grupta da yine erişkindekilere benzer bir süreç aktive edilmesi gerekiyor. Ama az önce de söylediğim gibi kalıtım paternine özellikle dikkat edilmesi gerekiyor. Sendromik özelliklerin varlığını da yine fizik muayenede sizin sorgulamanız gerekiyor. Hem fizik muayenede hem de laboratuvar parametreleri gözden kaçırmama adına sizlere fayda sağlayacak. Kanama diyatezi olan bir grupta ise bizim arkadaşlar yine benzer şekilde hem klinik izlemi yapmamız hem de laboratuvar parametrelerini yorumlamamız gerekiyor. Yine bu grupta da az önceki grupta olduğu gibi öykü, fizik muayene ve aile öyküsünü net bir şekilde, algoritmik bir şekilde daha sonraki süreçte de rutin ve özel testleri arkadaşlar istememiz gerekiyor. Bir diğer grup hemofili grubu. Bunlarda da şöyle bir detaylandırma yapabiliriz. Hasta gruplarının belki de bilinçli olduğu bir örneğini sergiliyor hemofili hastaları. Bu hastaların çoğu hastalıkları hakkında çok bilgililerdir. Sahip oldukları hemofili tipine ve şiddetine ve bir problem yaşadıkları zaman ne yapacakları konusunda deneyimli bir yaşam tarzına sahiplerdir. Bu anlamda biz yine tanısı netleşmiş bir hemofili hastası olsa dahi acilen tetkikleri yapıp bu hastalarda tedavinin hangi aşamada yapılması gerektiğini biraz sonra zaten
hematolojideki akademisyen arkadaşımızın da ifade ettiği gibi ne zaman neyi yapacağımızı netleştirmemiz gerekiyor. Ama şöyle de bir realite var arkadaşlar. Hasta hemofili hastası ama biz her zaman bir kanama olduğu zaman sadece buna bağlıdır diyerek dar bir çerçeve ile acil yaklaşımımızı ilerletmemeliyiz. Kanama bozukluğu olan bireyler altta yatan ve kanama bozuklukları ile ilgisi olmayan nedenlerden dolayı da kanayabilirler. Yani şu hasta vardır mantığını bir kez daha, hastalık değil hasta vardır mantığını bir kez daha pratikte bize yaşatabilecek önemli hasta gruplarından bir tanesi. Kanama diyatezi bozukluğu olan hastalardaki yaklaşım bu anlamda çok önem arz ediyor. Hastanın geldi acil servise, hemartrozu var. Bu hastada ne yapacaksınız? Hematoloji konusu tabii ki yapılacak. Daha sonra stabilizasyon ve kontrol önerisiyle hastayı taburcu edebiliyorsunuz. Kas hemorajisi var. Hemofili hastası, hastada komplikasyon olup olmadığını belli bir süre takip edip netleştirmeniz gerekiyor. Daha sonra hematoloji konusu yapıyorsunuz. Ama bu hastaların takibiyle ilgili süreçte son kararı bence istişare yaparak 2 bölümün vermesinde fayda var. Tabii ki bu iliopsoas kası hemorojileri biraz farklılık arz ediyor. Kas hemorojisi her ne kadar takip edilip taburcu edilebilme elastisitesine sahip olsa bile iliopsoas'taki bir problemde bizim hastanede takip olmazsa olmazımız olmalı. Majör travmada arkadaşlar yine travma problemlerine ait konsültasyon gerekiyorsa istiyorsunuz. Hematoloji konusu yine olmazsa olmaz ve hasta yatırılarak taburcu edilmeden takibine devam ediliyor. Introkraniyal hemorajide de yine ilgili bölümler ve hematoloji konusu. Hematürü problemi varsa bir hemofili hastasında agresif hidrasyon yine yatış yapılıyor. Üroloji ve hematoloji konusunu istiyoruz. Diz kanaması varsa yine konsültasyon ve taburculuk olayı söz konusu değil. Derin kesilerde ise hemofili hastasının da tabii ki kendisinin bir kesi problemi yaşama özgürlüğü söz konusu. Bu anlamda sütürasyon ve hematoloji konusu sonrası derin kesinin de yine derinliğiyle korele bir şekilde büyük oranda taburcu olma durumu söz konusu. Şimdi laboratuvar problemlerinin oluşmaması gerekiyor. Siz hangi tahlillerini isteyeceğinizi bilmelisiniz. Zaten 5-6 tane parametre var ve bunların yorumlamasını bilmek zorundasınız. Başta ifade ettiğim tedavi sürecindeki zorluklardan bir tanesi belki de en önemlisi bu. Hastanın trombositi düşük, APTT ve PT'si anormal, dik, sepsis ve diğer sistemik bozuklukları düşünmemiz gerekiyor arkadaşlar. Trombosit yine düşük ama diğer parametreler normal. İTP, hemolitik üremik sendrom, otoimmün bozukluk, kemik iliği hastalıkları. Tabii ki yani bunlarda klinik sorgulamalar da yapmanız gerekiyor. Bir İTP olan hastada karın ağrısının ve peteşiyal tarzdaki o döküntülerin de bu laboratuvar parametreleriyle yani PTT ve PT'nin normal trombosit sayısının düşüklüğüyle birlikte harmanlanması sonucunda tanıyı netleştirme içten bile olmuyor. Tam kan normal, sadece APTT anormal ise faktör eksiklikleri 8-9-11, Van Willebrand hastalığı ve edinsel hemofili ilk etapta akla getirilmeli. Tam kan normal, PT ve APTT anormal ise faktör 5, faktör 10, protrombin veya fibrinojen eksikliği, fare zehriyle zehirlenme ve karaciğer problemleri ve buna bağlı olarak faktörleri yine sekonder olarak etkileyecek bir sürecin aktive olduğu akla getirilmeli. Tam kan normal, sadece PT anormal ise yine faktör 7 eksikliği, varfarin kullanımı, fare zehiriyle zehirlenme ve karaciğer hastalığı ilk etapta akla getirilmeli. Yine tam kanın normal olduğu, PT ve APTT'nin de normal olduğu durumlarda ise yine bağ dokusu hastalıkları, Van Willebrand hastalığı, faktör 13, vitamin eksikliği, trombosit fonksiyon bozuklukları
ilk olarak akla getirilmelidir. Aslında bir puzzle çözdüğünüzü düşünün arkadaşlar. Doğru tetkikleri isteyip doğru tanısal yaklaşımları yorumlayarak sonuca ulaşmak gerçekten çok da zor değil. Sonuç itibariyle kanama acil serviste sık karşımıza çıkan bir problem. Bu hastaların ilk görüldüğü triyaj aşamasından itibaren nereye gideceği ve nasıl bir tedavi oluşumu ile bu hastanın yönetileceğinin netleştirilmesi gerekiyor. Süreç bu anlamda triyajdan itibaren zamana karşı yarış anlamında bir önem arz ediyor. Ki erken tanımayı siz hızlı yapasınız ki eğer tedavi ihtiyacı durumu söz konusu ise ona en erken zamanda başlayasınız ve olumsuz sonuçlardan hem kendinizi hem de hastanızı uzaklaştırasınız. Öyküde durumu açıklayacak net bir neden yoksa PTT uzaması her zaman araştırılmalıdır. İşte dediğim bu sunumdaki en önemli ikinci cümle de bu benim şahsi kanaatime göre. PTT'nin uzamasını siz arkadaşlar bir nedene bağlamak zorundasınız. Bununla birlikte tabii ki siz tanıyı netleştirene kadar da hastayı kaderine teslim ediyor derler ya hasta yakınları, öyle bir süreci yaşatmayıp tedavisine de hızlıca başlamak zorundasınız. Tanısı varsa zaten bu süreç bu şekilde devam ediyor. Acil tıp doktorları yeni tanılı hemofili tedavileriyle acil kanama tedavilerinin uygun şekilde yönetilmesini sağlamak için hastaları erken konsülte etmeli, hematologlar ile yakın çalışmalıdır. Bu aşamada dikkat ederseniz arkadaşlar ben sunumun önceki slaytlarında da hematoloji konsültasyonunun yaşanabilecek problemlerde hemen hemen tamamına yakınında istendiğini söylemiştim. Sunumumu burada bitiriyorum ama konunun önemine binaen bir de hematoloji tarafından bu edinsel problemlerin değerlendirilmesi açısından yine çok kıymetli bir arkadaşımızla birlikte değerlendirmeye devam edeceğiz. Sonrasında da bilmiyorum sizlerden bize katkı olacak mı olmayacak mı hep beraber göreceğiz. Çok teşekkürler Hakan Hocam. Şimdi konu gerçekten önemli ve yeni acil kongrelerimizde yer almasına önem vereceğimiz bir konu. Ama vakit darlığı nedeniyle hemen ikinci konuşmacıya geçmem uygun olur. O da Ankara Şehir Hastanesi'nin hematoloji kliniğinden Tekin Güney hocamız, buyurun. Eğer vakit kalırsa belki soru alırız daha sonra. Teşekkürler. Meslektaşlarım, öncelikle Novo Nordisk firmasına beni davet ettikleri için teşekkür etmekle başlıyorum. Ardından fark edince fark eder konulu sempozyumda gerçekten hayran kaldım Hakan Hocam anlatımınıza. Bir hematolog gibi bizim de çok önem verdiğimiz aslında tüm tıbbi araştırmalarımızda, yaptığımız işlerde çok önem verdiğimiz, vurguladığımız bir nokta. Hastalardaki öykünün ne kadar önemli olduğunu gerçekten çok güzel anlattınız. Ben de gerçekten hayranlıkla izledim, dinledim. Tabii bu aşamada siz gayet güzel, bu konu çok geniş bir, kanama diyatezine yaklaşım çok geniş bir konu. Çok daha üzerinde durulması gereken bir konu. Hepsinde olduğu gibi. Siz zaten genel bir yaklaşımı yaptıktan sonra bizim ise acil serviste, özellikle bu sempozyumda olmasının temel nedeni de bu. Acil serviste mutlaka karşılaşabileceğimiz, az ama karşılaşabileceğimiz ve tanısını koyduğumuzda da gerçekten çok mutlu olacağımız bir konu. Edinsel hemofili. Aslında biz hemofiliyi hep böyle konjenital, kalıtımsal bir hemofili görmekle sık görüyorsunuz mutlaka. Bir de edinsel hemofili ile ilişkili farkındalık oluşturmak amaçlı. Aslında bunların da fark edince tanısının koymasının kolay olduğu ve tedaviye giden yolda da elimizin güçlü olduğunu göstermek için bu sempozyumu hazırladık, sunmak istiyoruz. Şimdi tabii buradaki en önemli şey, önceden hemostaz sistemi normal olan bireylerde faktör 8'e karşı gelişen. Az önce bahsetti sevgili hocam. Faktör 8 bu intrinsik yolakta olan, yani hemen o anahtar kelime APTT'yi ilgilendiren bir faktör ve onunla ilişkili
daha önce normal olan bir bireyde otoantikor sonucu faktör 8'in fonksiyonu bozuluyor ve buna bağlı gelişen bir kanama hastalığı. Gerçekten bu tanıyı koymak güç ve bu tanıyı koyduğumuzda da gerçekten çok büyük bir iş yaptığımızı düşüneceksiniz diye düşünüyorum. Mutlaka hayatınızda bir yer edinecektir bu tanı. Şimdi bu hastalık nadir bir hastalık. Yaşlıyla birlikte artan bir hastalık. Milyonda belki bir görünüyor. Yaşla birlikte 15'lere kadar çıkıyor. Dolayısıyla hastanın paterni farklı yaşlarda, yaşlı sıklıkla, yaşla beraber artmakta. Tabii buradaki temel problem ne? Deneyimi çok az. Bu konuyla ilgili işte buradaki deneyimi artırmak için bunu yapıyoruz. Deneyimi olmayan ya da az olan bir hekime başvurması nedeniyle sonuçları ağır olabilen bir durum. Yani mortalitesi aslına baktığınızda %3 ile çeşitli çalışmalarda %41'e kadar. Bakın bu kadar range var. Bunun temel nedeni tanının geç konulmasıyla alakalı. Ancak hastaların önemli bir kısmında yani %30'luk kısmında belki hafif bir kanamayla takip edilebiliyor. Burada tabii kanama paterni de o bizim bildiğimiz konjenital hemofili hastalarından farklı bir klinik izliyor. Konjenital hemofili o verilen faktöre karşı bir antikor gelişmesi sonucu, edinsel hemofili de otoimmün hastalıklarda olduğu gibi bir otoantikor gelişmesi sonucu olan bir durum. Dolayısıyla farklılık karşı inhibitör gelişme oranları, yani buradaki bahsettiğimiz inhibitörler edinsel hemofili ile konjenital hemofili arasında farklılık arz etmekte. Görüldüğü hastalıklar, risk faktörleri farklılık arz etmekte. Birazdan bunları açacağım ayrıntılı olarak. Yaş gördüğünüz gibi normal şartlarda biz konjenital hemofilileri çok erken yaşlarda tanısını koyabilirken edinsel hemofilide yaş aralığı 2 ile 92 yaş arasında ortalama 78 yaşa kadar saptanan aralıkta biz tanıyı koyabiliyoruz. Kanama paternleri de görüldüğü gibi farklı. Az önce sevgili hocam bahsetti. Daha çok hemartrozlarda böyle iliopusas kanamalarıyla seyrederken edinsel hemofilide karşı gelişen gördüğünüzde bazen belki dehşete kapılabileceğiniz bir yaygın hematomla karşımıza gelebilir tarzda olabiliyor. Zaten biliyoruz artropati ile karşımıza gelen konjenital hemofili hastalarının epidemiyolojisinde cinsiyet farklılığı çok saptanmıyor. Ancak ağır hemofillerde çok sıklıkla erkek olduğunu zaten biliyoruz. Şimdi burada ilişkili olduğu hastalıklar çok önemli. Niye? Bu hastalık türlerinin hepsi acil servise başvurabiliyor. O yüzden acil servis bizim için çok kıymetli. Yani otoimmün hastalıklar, tüm otoimmün hastalıklar içerisine koyabileceğimiz hastalıklar, bizim lenfoproliferit dediğimiz hematolojiyi ilgilendiren malin hastalıklar, onkolojiyi ilgilendiren solid tümörler ve beraberinde astım, diyabet, inflamatuar hastalıklar ve son zamanlarda aşıyla birlikte, yani bunları artık COVID aşısı ve enfeksiyonu, COVID'in kendisi ve aşısı da edinsel hemofili oluşturabilecek vakalarda sunulmaya başlandı. Bunlar post-COVID olarak ya da aşı sonrasında gelişen edinsel hemofili vakaları görmeye başladık. Aynen çoğu hastalıkta olduğu gibi ilaçlar da bu şekilde alınan öyküye göre kullanılan ilacın da edinsel bir hemofiliyi karşımıza çıkarabildiğini unutmamak gerekiyor. En önemli noktalardan birisi de gebelik. Gebelik de otoimmün hastalıkların çoğunda çok sıklıkla bir arada olmakla birlikte aynen edinsel hemofili de gebelikle ilişkili olduğunu söylemek lazım. Ancak hastaların bu tarafında %50 kısmını oluştururken %50'sinde ise herhangi bir risk faktörü olmadan daha önce bir hemostatik bir problem olmayan bir hastada şiddetli bir kanama olayının ortaya çıkmasıyla tanı alabilen bir grup. Şimdi gebelik, bu duruma ayrı bir parantez açarak gebelikten bahsetmek lazım. Çoğunlukla da ilk gebelikten sonra ortaya çıkabilen, tamamen normal olup sonrasında APTT'nin uzadığı bir doğum sonrası bir süreçle birlikte sonraki bir yıl içerisinde sıklıkla da 1 ay ile 5 ay arasında aslında olmakta postpartum dönemde. Ama gebelik esnasında nadiren olabilmekte. Ve ancak vakaların %70 altında yapılan çalışmada kendiliğinden de ortadan kalkabilmekte. Dolayısıyla kanama tedavisi mutlaka gerekli olan grup değil. Tabii bunlarla ilgili de bahsedeceğim. Şimdi buradaki en önemli noktalardan birisi de acil servise gelen hastalarda bizim az önce sevgili hocamın da söylediği gibi bu tanının gecikmesine mahal vermeyecek bir tavır sergilemek. Dolayısıyla buradaki en önemli nokta tanının gecikmeyeceği bir ortam hazırlamak. Çünkü prognozun daha önce bahsettiğim gibi hızlı tanı konulmasıyla birebir ilişkisi mevcut.
Şimdi tabii %70'inde hastalar şiddetli kanayabiliyorlar ve mortalitesi çok yüksek olabiliyor. Ancak dediğim gibi %30 civarında hastada tedavi gerektirmeden takip edilmesi gerekiyor. Ama ilk haftadaki ölümlerin tanı konunun ya da APTT'nin uzadığı, edinsel hemofilinin ortaya çıktığı dönemden itibaren en önemli ölüm nedeni gastrointestinal ve akciğer kanamalarına bağlı gelişen ölümler ve intrakraniyal ve retroperitoneal hemorrajilerden kaynaklanan ölümler. Dolayısıyla beraberinde akut başlangıçta olduğunu söylemiştik. Şiddetli ve hayatı tehdit edici bir kanamayla ve yaygın, az önce resimde de gösterdiğim gibi subkutan kanamaların, hematomların olduğu bir durumla karşı karşıya kalabiliriz. Tabii acil şartlarında biz faktör 8 düzeyi ya da inhibitör düzeyini görmemiz, sonuçlandırmamız mümkün değil. Ancak bu sürece gelecek, yani o artık o düzeyleri ölçme fırsatına daha henüz erişmeden belki tanıyı düşünerek tedaviye başlayabilecek bir duruma acil serviste biz gelebiliriz. Tabii az önce de bahsettiğim gibi konjenital hemofilden farklı bir kanama bölgeleri, yaygın subkutan hematomlar, ekimozlar şeklinde ya da daha çok gastrointestinal ya da böyle mukozal kanamalar şeklinde karşımıza çıkan bir grup. Diğer grup neydi? Sıklıkla eklem içi kanamaları ya da kas içi kanamaları şeklinde konjenital hemofilde karşımıza çıkıyordu. Önemli olan neydi? Aynı zamanda mortalitenin yüksek olması, sıklıkla da %50'sine yakınında altta yatan bir hastalık ve riskinde ilerlemiş yaşla birlikte karşımıza gelmesi. Yine bahsetmiştik, morarmalarla yumuşak dokularda kanama, melana hematuri, epistaksis, metroloji şeklinde karşımıza ve daha da önemlisi gastrointestinal, intrakraniyal, retrofaringel, retroperitoneal kanamalar ya da tanı, belki de bu değerlere bakmadığımız sürece ya da tanıyı koymadığımızda aslında cerrahi alınması gereken durumlarında o cerrahi sonrasında ya da cerrahi intraoperatif dönemde çok şiddetli kanamaların olabileceği bir durum. Bunlardan aslında bahsettim, birbirinden farklılıklarını anlatım içerisinde. Şimdi hastanın öyküsünü aldık ve artık bir şüphelendik, ne olduğunu düşündük. Tabii ki o hocamın da çok güzel ifade ettiği gibi biz laboratuvar testlerine başlıyoruz. En başta hemogramla trombosit sayısına ve beraberinde APTT'ye ve PT'ye, beraberinde fibrinojene, hepsine birlikte baktığımızda izole olarak APTT'nin uzun olduğu. Niye bunu söylüyoruz? Sadece faktör 8'e karşı gelişen aslında bir edinsel hemofili olmuyor. Diğer faktörlere karşı da inhibitörler gelişebiliyor. Ancak bu durum son derece az. Bunlar içerisinde özellikle faktör 8'e karşı antikorları bizim anlatmamızın temel nedeni faktör 8'e karşı gelişen antikorlar en fazla sıklıkta olan antikorlar. Ve bundan sonrasındaki ayrımla ilgili bilgiler vermeye devam edeceğim. Şimdi biz APTT'si uzun olan bir hastada acil servise geldiğinde ilk önce bunları söylerken şunu söylemek lazım. Acaba APTT alınırken o kan damar yolundan mı alındı? Bir giden kateterden ya da işte bir ilacın maruz kaldığı, özellikle de heparine maruz kaldı mı mutlaka bunu teyit etmemiz gerekiyor. Yani dolayısıyla ikinci kez bir sağlıklı bir gözle tekrar etmekte fayda var. Bazen kan kateterden alındığında ya da oradan bir tedavi giderken alındığında karşımıza sorunlu bir laboratuvarla karşı karşıya kalabiliriz. Dolayısıyla bunu teyit ettikten sonra tekrar baktık, APTT'si uzun olduğunu gördükten sonra artık ışık yanmalı ve arkasından da bundan sonraki basamaklı durumda hematologlarla iletişim içerisine geçilmeli. Biz böyle durumlarda acaba bu APTT daha önceden normal bir hemostazı sahibi bireyde uzamasının temel nedeninin bir faktör eksikliği mi ya da o faktöre karşı bir inhibitör mü gelişti? Bunu anlamak için bir in vitro olarak bir test yapıyoruz. Biz buna mixing, Türkçesi karışım testi yapıyoruz. Bizim laboratuvarımızda ve çoğu laboratuvarlarda yapılabiliyor artık. Karışım testi, yani normal bir plazmayla, hazırlanmış plazmayla o hastanın plazmasını karıştırarak normal plazmayla yaklaşık %50 faktör oluşturacak bir durum elde ediyoruz. Böyle durumda tekrar bir PT ve APTT ölçümü yaparak o APTT'nin normale dönüp dönmediğine bakıyoruz. Eğer faktör eksikliği var ise bu kişide normale dönmüşse bir faktör eksikliği vardır. Eğer dönmemişse onunla birlikte acaba bir edinsel hemofili var mıdırı düşünüyoruz. İkinci basamakta yaptığımız bizim karışım testi. Karışım testiyle birlikte aslında tanıya giden yolda çok önemli bir durum elde ediyoruz. Ve bu hastada normalde 36-39 arasında olması gereken, yani üst limitin üzerinde 4-5 saniyede itibaren eğer düşmemiş ise bunda bir inhibitör varlığı vardır. Hele kanamayla birlikte ise edinsel bir inhibitör
olması açısından yüksek şüphe oluşturuyor. Tabii burada bahsettiğim gibi bunun tanısını hızlı koymak istiyoruz. Çünkü mortalite, morbidite ile önemli paralel olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla eğer tedavi edilmezse de antikor vücutta aylarca, yıllarca devam edebiliyor ve bu süreç devam ettiği sürece de kanama riski de devam ediyor. Şimdi tekrar bir kısa bir özet geçmek gerekirse arada nedeni daha önce hemostaz bozukluğu olmayan bir hasta acil servise geldi. Sıklıkla altta yatan bir komorbiditesi var ve laboratuvarında ise APTT'si uzamış. Biz karışım testini siz bize sormadan dahi böyle bir durumda yapabilirsiniz. Altta yatan başka bir neden düşünmemiz isek ve normale dönmediğini düşündüğümüz bir APTT düzeyi. Bundan sonraki basamakta mixing testi, karışım testi yaptıktan sonra bizimle iletişime geçerek acaba bu hastada bir edinsel inhibitör var mı diyoruz. Eğer böyle olduğunu düşündüğümüz andan itibaren hızlıca tedaviye başlamamız gerekiyor. Tedavinin ayrıntılarından tabii ki bahsetmeyeceğim ama neler yaptığımızla ilgili de bilgiler vermek istiyorum. Buradaki en önemli ajan bypass edici ajan. Yani o trombini, pıhtıyı oluşturmak için bizim daha söylediğim gibi faktör 8'i ya da faktör 9'u konjenital hemofilide olduğu gibi oraları direkt pıhtı oluşturmasını engellemeden faktör 10 denilen faktör 10'u aktive ederek pıhtı oluşturmasını oluşturacak bir orayı bypass ederek faktör 10'u aktive edecek bir devam edecek bir süreci oluşturmak. Burada da 2 tane ilacı kullanıyoruz. Sıklıkla Nova-7 rekombinant faktör 7A ve protrombin kompleksi aktive APCC dediğimiz klasik olarak isminde FIBO olarak söyleyebileceğim 2 tane ilacı kullanıyoruz. Konjenital hemofilide bunları kullanabiliyoruz. Ancak edinsel hemofilide birazdan yine bahsedeceğim. Nova-7 endikasyonu mevcut. Aynı zamanda bu hastalık bir otoimmün antikor olduğu için immünsüpresif tedavide mutlaka başlanması gerekiyor. Tabii temel tedavi edilmesi gereken bir şey de eş zamanlı olarak en kısa zamanda altta yatan hastalığın da tedavi edilmesi gerekir ki bu tedaviden hastalar tamamen kurtulsunlar. Bahsettiğim gibi rekombinant faktör 7A'yı biz kullanıyoruz. Kısa aralıklarla Tekin bu hocam hastalık biraz sırasında- zaman sürecini hatırlatmak istiyorum. Biraz zamanımız daralıyor. Tabii hocam. Şimdi ben Toparlarsanız. zaten aslında vermek istediğim noktaları verdim. Bundan sonraki aşamada birkaç vaka örneklerinden bahsederek buradaki bir süreci anlatmak isterim. Beraberinde bizim Nova-7'la tedavi ettiğimiz hasta grubuna arkasından beraberinde immünsüpresif tedaviyi eklememiz gerekiyor. Bazen de tabii bizim daha çok konu alanımız birinci basamak tedaviden fayda görmeyen hastalarda üçüncü, dördüncü basamak, ikinci, üçüncü, dördüncü basamak tedaviler kullanmak gerekiyor. Kullandığımız ilaç Nova-7 rekombinant faktör 7A'nın yaklaşık birinci basamak tedavide %80 ile %100 arasında etkinlik gösterebildiğini kısa aralıklarla 2-3 saatte bir enjeksiyonlar yaparak tanıyı koyduğumuzda gerçekten çok yüz güldürücü olduğunu söyleyebilirim. Tabii COVID döneminde bunlar önemli. Trombozla seyredebilen bir durumlarla birlikte olan bir durum olduğu için rekombinant faktör 7A doku faktörünü de aşırı eksprese ettiğinde özellikle sizin alanınıza girecek ilerlemiş aterosklerotik kalp hastalığı, ezilme, yaralanması, septisemi, dik gibi durumlarda da tabii alert olmak gerekiyor. Şimdi benim tabii bundan sonrasında bahsedeceğim ikinci, üçüncü basamak tedaviler var. Biz immünsüpresif tedavileri, eklemeleri yapıyoruz. Bunlar acil tedavide yeri değil, sadece bilinmesi amaçlı bunları söyledim. Ve bu hastaların yakın takip edilmesi, yani 1 yıl, 2 yıl kadar antikor takiplerinin yapılması gerektiğini de söylemeliyim. Şimdi bu aşamadan sonra da vaka örneklerine benim kendi takip ettiğim acil servisten yoğun bakıma takip edilen vaka örnekleriyle sunumumu tamamlamak istiyorum. 3-4 tane vaka örneği var. Şimdi 36 yaşında bir kadın 35 haftalık gebelikte fetal distresle sezeryana geliyor. Sezeryan yapılıyor. 7. günde masif transfüzyon gerektirecek kanamaları oluyor. Yaygın ekimozu ve senkopla hasta yoğun bakımdan bize danışılıyor ve bu ek olarak da gerçekten faktör 5 nereden hemozigot mutantı olması nedeniyle hastanın antikoagülan aldığı gebelik döneminde düşük moleküler heparin aldığını ve yanında aspirin aldığın bir hasta olduğunda gerçekten zor bir hasta grubuydu. 3. gününde yaygın hematomla karşımıza çıkmıştı. Biz gördüğümüzde aslında başlangıçta bakın INR'si 36.7 iken kanama kontrolünü sağlayamıyorlar. Abdominal kadın doğumu ilgilendiren abdominal histerektomi ve salbenjektomi yapılarak sonrasında APTT'nin uzun olduğunu ve takibinde biz faktör 8 düzeyinin düşük olduğunu ve
testinde APTT'nin uzadığını görüyoruz. Söylediğim gibi karışım testi ve APTT'de düzelmenin olmadığını ve inhibitör saptıyoruz. Tabii ilk başta aslında bu hasta acil serviste APTT uzun, mixing ve karışım testinde APTT'nin normale dönmediğini gördükten sonra aslında tanıya giden yol çok büyük oranda halledilmiş oluyordu. Biz bu hastayı bana danışıldıktan sonra rekombinant faktör 7A ile Novaseron'la 3 dozda kanama kontrolünü yapıp eş zamanlı olarak hastaya kortikosteroid başlayarak inhibitörün negatifleştirecek bir sürece girdiğimizi söyleyebilirim. İkinci hastamız doğum sonrası vajinal kanama nedeniyle sevk edilen bir hasta. Bakın hemen APTT'si 62, faktör 8 düzeyi inhibitör karışım testiyle düzelmeyi, faktör 8 düzeyinin 1,5 çok düşük olduğunu ve sonrasında hastaya kanama kontrolü için yine beraberinde rekombinant faktörü 7A ile birlikte steroid başlandığını ve bu hastanın tanıya kadar geçen sürenin 22 gün olduğunu söylemek istiyorum. Steroide hızlı yanıt veren bir hasta, kontrole gelmeyen bir hasta. Şimdi 73 yaşında başka bir hasta, 10 yıl önce serviks SEA öyküsü olan bir hasta, hematuri ve hematokezya ile geliyor. Bakıldığında acil serviste hastanın APTT'sinin uzamış olduğunu ve dolayısıyla karışım testiyle normale dönmeyen bir durum. Faktör 8'de ölçülüyor, inhibitörü yüksek çıkıyor. Biz bu hastaya kanama kontrolü için rekombinant faktör 7A veriyoruz, steroid başlıyoruz. Arkasından hastanın aslında relapse bir serviks SEA olduğu görülüyor. Bu hastada tabii tanıya kadar geçen süre 6 gün. Ancak sonrasında hastanın bir kolon perforasyonu nedeniyle eks olduğunu öğreniyoruz. Şimdi 56 yaşında enfeksiyon hastalıklarında yatarken bir APTZ uzunluğu ve onun da uzamış olduğunu ve faktör düzeyinin karışım testi sonrası düşük olduğu saptanıyor ve hastanın steroid tedavisiyle birlikte hemen giriliyor ama kanaması olmadığı için bu hastaya rekombinant faktör 7A tedavisi başlanmıyor. Tanıya kadar geçen sürede 15. 84 yaşında erkek hasta, diğer bir hastamız sol omuzda ve kolda yaygın hematomla geliyor. Hemoglobini düşmüş, bu kanamaya bağlı, APTT'si uzamış. Sonrasında baktığımızda faktör 8 düzeyi düşük, inhibitör düzeyinin yüksek olduğunu görüyoruz. Steroid ve beraberinde yanıt alınamadığı için immünsüpresif tedavi ve 3. basamak tedaviyle inhibitörün negatifleştiğini, tedaviye yanıt verdiğini görüyoruz. Bunun da sonrasında bir inflamatuar hastalıkla TBC tanısı aldığını söylemem lazım. Şimdi sonuç olarak burada en önemli fark edince fark eder dememizin temel nedeni yaygın kanamalarla karşımıza gelecek bir hasta grubu. Daha önce bir hemostatik bir problemi yok. Çoğunda altta yatan bir hastalık var. Belki de yok. Hematomu, kaslarında kanaması, morlukları ve laboratuvarına baktığımızda APTZ sıklıkla, çok sıklıkla APTZ uzaması 40 saniyenin üzerinde sıklıkla bu 36 üst sınırı kabul edersek ve sonrasında hastaların bir edinsel hemofili hastası olduğunu, aslında bu bir süren bir hastalık grubu olmadan yeni tanı bir hastalık grubu olduğunu söylemem gerekir. Ben sabrınız için çok teşekkür ediyorum. İyi kongreler diliyorum şimdiden. Çok teşekkürler Tekin Bey. Tekin Hocam, evet. Arkadaşlar herhalde bu kongrede vakit nakit yani o kadar değerli ki şimdi bir türlü şey. Şu anda bizim hemen diğer uyduya geçmemiz gerekiyor. Hiç vaktimiz yok. Yani arada çay kahve çıkarlarsa bir daha toparlayamayız. Arada siz gönderin onlara. Daha iyi olur. Siz gönderin yani yavaş yavaş. Biz çay kahve gönderelim size. Bu daha iyi olur. Buraya yeni uydu için Mehmet Gül Hocam biliyorsunuz 30 yıldır sırt sırta beraber yürüdüğümüz değerli hocamızı buraya davet ediyorum. Buyurun Mehmet Hocam. Başlayabiliriz değil mi? Sayın Başkanım, çok değerli konuklar, değerli misafirler, kongremizin bugünkü oturumu da bir önceki satelit sempozyumun bir nevi devamı gibi. Yine kanamalı hastanın acilde yönetimiyle ilgili bir konu. Bizim için çok değerli. Tüm acil servislerde karşılaşabildiğimiz
hafif ya da orta şiddette ya da çok ciddi düzeyde kanamalı hastalarla acilde karşılaşıyoruz. Yaklaşık son 10-15 yıldır da özellikle kumadin ya da antikoagulant kullanımıyla ilişkili kanamaların yönetiminde çok ciddi tedavi yöntemleriyle ilgili gelişmeler oldu. Bizim için yüz güldürücü, acil yönetiminde işimizi kolaylaştıran, zaman açısından özellikle. Tabii bunun yanı sıra diğer kanamayla ilişkili diğer bölümlerle, kardiyoloji, beyin cerrahisi olmak üzere bu hastaların yönetiminde gerçekten yüz güldürücü mortalite, morbidite açısından sonuçlar ortaya çıkmaya başladı. Bugün de bu satelit sempozyumumuzda bununla ilgili Sayın Başkanım bana 30 yıllık birlikteliğimizden bahsetti. aynı şekilde ben de size bu oturumda çok kadim bir dostum, hem derneğimizde hem de camiada çok değerli hizmetleri olan, çok gayretli, çalışkan bir hocamızı davet etmek istiyorum. Kendisi İstanbul Medeniyet Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı. Aynı zamanda derneğimizin genel sekreteri. Kendisini acil serviste oral antikoagulant kullanımıyla ilişkili kanamalı hastaların yönetimiyle ilgili sunumunu yapmak üzere sahneye davet ediyorum. Buyurun Sayın Behçet Hocam. Merhaba. Mehmet Hocam beni takdim ettiği için çok teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Şöyle, önce söz veriyorum, zamanımda bitireceğim. Hatta 5 dakika önce bitireceğim. Yani zamanım dolmasına 5 dakika kala bitirmiş olacağım. En çok da Başar abi seviniyor. Çünkü o... Evet. Şimdi bu oturumun yapılmasında emeği geçen öncelikle Centrum firmasına çok teşekkür ediyorum. Onlara çok gerçekten güzel bir alkış istiyoruz. Bize de sabrettiler çünkü uzadı. Onlar da bize bunu sabrettiler, kabul ettiler. Teşekkür ederim kabul ettiğiniz için, çok sağ olun. Alkışladık, tekrar alkışlarımız gelecek. Şimdi geçen gün ben bir yerde bir ders anlatıyordum kursta. İşte derse girmeden önce işte zamanda bitirme ne kadar emniyetli olduğunu falan anlatmaya çalışıyorum. Tam derse girdik, bir önceki konuşmacı İstanbul trafiğine takılmış. İşte ben ikinci konuşmacıydım, dolayısıyla ben anlattım. Ben de dedim ki İstanbul trafiği kötüdür, o geç gelir, epeyce zaman var, anlatayım. Tam 16 dakika bitirmiş oldum. Bir de baktım ki konuşmacı gelmiş orada duruyor. Şimdi zamanda bitireceğim. Tekrar söyleyeyim. Şöyle söyleyeyim, ya salonda biliyorsunuz ben genelde böyle bazı çekilişler yaparım. Başar abi hiç şey yapmayın, ben zamanda bitireceğim, hiç endişeniz olmasın. Bugün doğum günü olan var mı aranızda? Bugün doğan, bugün 15 Ekim doğum günü olan var mı? Sizin var mı? Tabii ki var, çok güzel bir hediyemiz var. Tabii ki, hediyesiz olmaz zaten. Ya, tebrik etmek istiyoruz onu, kutlamak istiyoruz doğum gününden doğru. Peki, kronometremi de açtım tabii bu arada. Evet. Evlilik dönümü olan var mı? Evlilik yıl dönümü. Allah Allah. Yokmuş. Nişan yok mu? Başar abi, siz değil misiniz? Evet. Çocuğu doğan var mı bugün? Tamam, başka sorular soracağım. Ama mutlaka o hediye vereceğiz size. O hediyeyi mutlaka vereceğiz size. Evet. Şimdi bu ders biraz önceki dersin bir devamı şeklinde olacak. Onlar da zaten işimi kolaylaştırdılar. Protonobi kompleks konsantreleri ve bunların klinik uygulamadaki yerlerinden bahsedeceğim. Çok bildiğiniz bir şey. Peki ne yapıyoruz biz burada özellikle? Şöyle bir soru daha sormak istiyorum ama bunun yok, hediyesi yok. Son bir ay içerisinde vitamin K antagonistlerine bağlı kanamalı hasta gören oldu mu? Son bir ay içerisinde. Hocam siz gördünüz mü? Gördünüz mü?
ben bazen soru sorarım bu sınıfta. Maksat sizin bilginizi ölçmek değil. Sizin güzel sesinizle sorunun cevabını sınıfa aktarmak içindir. Yanlış anlamayın lütfen. Gördünüz mü son bir ay içerisinde? Vitamin K antagonistlerine bağlı kanamalı hasta gördük mü? Son 2 ay içerisinde gören oldu mu? Evet, çünkü bu ilaçların kullanımı yaygınlaştı. Artan yaşla beraber kronik hastalıklar, onların işte komorbid düzeyleri falan ve bunlara bağlı komplikasyonlar. Dolayısıyla bunlar ilk geldikleri yerde acil servislerdir. Sık görüyoruz. Her ne kadar ilk son bir ay içerisinde gören az varsa da yine ama görülüyor. Demek ki mutlaka her ay karşılaşabiliyoruz. Karşımıza geliyor. Ne olacak bu derste? Vitamin K antagonistleri ve K vitamini kullanımına bağlı kanamalardan bahsedeceğiz. Yine vitamin K antagonistlerine bağlı kanamaların tedavisinde bu trombik komplekslerinden bahsedeceğiz. Hakeza karaciğer hastalarına bağlı bunların kullanımından bahsedeceğiz. Bu konuyla ilgili tedavi kılavuzlarını konuşmuş olacağız. Yeni nesil antikoagulanların etkilerinin geri döndürülmesinde ve volüm yüklenmesiyle beraber bu konsantrelerin praktikteki yerinden kısmen bahsetmiş olacağız. Peki, vitamin K antagonist kanamalarına bağlı hangi ajanları kullanıyoruz? Hocam siz yakın olduğunuz için size söylüyorum. Ha? Kofak kullanıyorsunuz. Başka ajan kullanan var mı? Hiç kullanmıyor muyuz? Bugüne kadar hiç başka bir şey kullanmıyor muyuz? Demek ki herkes Kofak'ın emniyetini biliyor. Peki, nerede kullanılıyor bu vitamin K antagonistleri? Sıklıkla zaten acil servislerden başlıyoruz. Venöz trombozlarda, pulmoner embolilerde, yine hakeza komplike olabilecek atrial fibrilasyonlar tedavisinde biz kullanıyoruz. Yine koroner trombozların da yardımcı tedavi olarak kullanıyoruz. Çok yaygın olarak kullanılan ajanlardır. Dolayısıyla çok yaygın olarak kullanılıyorsa çok da komplikasyonları vardır. Peki bunlar şöyle bir şey, vitamin en çok kullandığımız, çok bildiğimiz, ta çocukluğumuzdan beri, tıp fakültesindeki öğrenciliğimizden beri sürekli karşılaştığımız bir şey. En çok ne kullanıyoruz hocam? Yavuz hocam? Evet, ama sesiniz az geliyor hocam. Varfarin. Ama bu bazı şeyleri var, bunların bazı sıkıntıları var. Çok kullanılan bir ajan olmakla beraber ne gibi? Bir kez dar bir terapötik pencereye sahiptir. Genetik faktörlerden etkilenebilir. Yediğiniz yiyeceklerden etkilenebilir. Kullandığınız ilaçlardan etkilenebilir. Etkisi geç başlıyor, geç sonlanıyor. Etkisinin geç başlanması nedeniyle biliyorsunuz acil serviste biz başlarken onunla beraber birkaç gün parenteral tedavi başlıyoruz bunları. Etkilerini geç başladığını bildiğimiz için böyle bu tarz sıkıntılar var. Hatta kişiye göre de değişebiliyor. Yani 3 kişiye veriyorsunuz. 5 miligram birisinden iğneyi 5'e çıkarıyor ve ikinci kişiden 15 gün boyunca 10 miligram kullanıyorsunuz, hiçbir şey olmuyor. Böyle genetik faktörlerden de etkileniyor. Peki temel özellikleri olarak da biz bunları trombozlarda kullanıyoruz. Yani etkeni bildiğimiz için piyasa isminden de bahsetmekten biz beis görmüyorum. Kumadin 5 miligram ve 10 miligram şeklinde oluyor. 35-45 dakikada etkisi saatte etkisi yarı ömrü var. Genelde biz 5 miligramla başlıyoruz. Bazı hastalarda iğnere düzey yükselmeyince 10 miligrama kadar çıkarabiliyoruz. Peki bunlar ne yapıyor vitamin K antagonistleri? Vitamin K ile ilişkili koagülasyon faktörlerinde biz bunları bildiğimiz, çok sıklıkla bildiğimiz, biraz önce de bahsedildi. Faktör 2, ondan sonra 7, 9, 10. Bir de bunların yan etkilerini geri döndüren, tromboz oluşmasını engelleyen protein C ve Acil, bunlar inhibe ediyorlar. İki yolda, hem intrasenk hem de ekstrasenk yolda inhibe ediyorlar. Başka, şimdi şöyle bir şey, bu varfarine çok kullanılıyor dedim. Ona bağlı olarak yıllık %8'e varan oranlarda kanamalar olabiliyor. Hele bizim ülkemiz gibi bu ilaçların yan etkilerini kontrol etmek zor olan yerlerde bu kanama olayları çok daha fazladır. Veriyorsun adama kumadini 5 miligram ya da 10 miligram, 3 ay gelmiyor, 6 ay hiç gelmiyor ya da kanama olunca geliyor. Yani dolayısıyla çok rahat kontrol edemiyoruz. Böyle şöyle bir şey var bunun, iki tarafı keskin bir bıçak gibi. İğneyi düşürürseniz, yani ilacı az verirseniz, ilacı veya da keserseniz bu sefer iğneyi düşüyor, tromboz riski oluyor.
Biraz yükselteyim diyorsunuz. Bu sefer de inerek yükselince bu sefer de kanama riski oluyor. Böyle terazinin iki gözü gibi göz önünde bulundurmanız gereken bir şey olduğu için takibi gerçekten zor. Hele hele kırsal kesimlerde yaşayıp kontrollere gelmesi zor olan hastalar için hakikaten çok zor. Acaba kaç oldu? Düştü mü? Yükseldi mi? Dolayısıyla bu hastalar bize komplikasyonla geliyorlar. Yani geldiklerinde, kontrollere geldiklerinde çoğu zaman komplikasyonlarla gelebiliyorlar. Evet, dediğim şekilde bunların oral antikoagulan kullanılan hastalarda ortalama olarak yani %8-10'a kadar da çıkabiliyor ama 6,5'e kadar oluyor kanama. Ama şöyle bir şey var, bu kanamaların %50'si majör kanamalardır. Yani ölümle sonuçlanabilecek kanamalar olduğu için her ne kadar sayısal olarak, rakam olarak küçük de olsa ama ciddi komplikasyonları var. Peki en çok nerede oluyor bunlar? Yine acil servislerde gördüğümüz için hemen her gün gelir bunlar. Gastrointestinal en öncelikli bu komplikasyon kanamasıyla gelen gruplardır. Bunun dışında %15 oranında da üriner sistem, böbrek kanamaları falan olabiliyor ama %25 civarında intrakraniyal kanamalar oluyor. Bunlar gerçekten çok ciddi patolojilere sebep olabiliyorlar. Bu açıdan bizim için önemli. Peki ve bu major dedim ya, bu kanama komplikasyonlarının %50'si majordur. Bunların da %20-30'u intrakraniyal kanamalardır. Hatta yani intrakraniyal kanamanın tek sebebi bu değil ama bütün intrakraniyal kanamaların %15'i bu oral antikoagulan kullanımına bağlı gelişen komplikasyonlardır. Yani hiç az değil. Hiç az değil ve çok da ciddi bir komplikasyondur. Bunlar en çok nerede oluyor ve mortalitesi çok yüksek olan parenkimal kanamalar, bir de vasküler kanamalar, subaraknoid kanamalar oluyor. Her ikisinin de gerçekten komplikasyonları ve sekeleri çok yüksektir. Mesela 3000 hastanın üzerinde yapılan bir çalışmada antikoagulan kullanımına bağlı intrakraniyal kanamalarda mortalite en yüksek çıkmış. Yani travmaya bağlı olan kanamalarda, vasküler kanamalarda, orada burada bunların hepsinde antikoagulan komplikasyonlara bağlı meydana gelen intrakraniyal kanamalarda mortalite en yüksektir. Çünkü durdurması gerçekten zor. Çünkü elimizde yeteri miktarda ajanımız da olmadığı için ama artık var. Şu anda biz bunları kullanıyoruz. Peki ne var? Hemen burada Yavuz Hocam söyledi. Biz şu anda protrombin kompleksleri kullanıyoruz. Dolayısıyla kesinlikle elimiz güçlü. Başka neler kullanıyoruz bu ajan konuda? Hocam da demişti, vitamin K bizim yıllardır kullanına geldiğimiz bir şeydir. Kullanıyoruz. Elimize var. Ulaşılması aslında çok zor değil. Bir de daha da ucuz. Tek başına da kullanabiliriz. Oral ya da IV de kullanabiliriz. Bir de hemen hemen önemli merkezlerde plazma kullanıyoruz. Ama bunları karşılaştırdığımız zaman biz ne istiyoruz Yavuz Hocam? Nasıl bir ajan olsun istiyoruz? Çok güzel. Evet, teşekkür ediyorum. Bak size geliyor yani. Gift size yakın olabilir. Söyleyeyim hocam. Hediyesi yakın geliyor. Güvenli olacak. Başka? Niye sana vermeyeceğim? Evet doğru ama hızlı olacak. Mustafa, başka ne olacak? Uyumlu olacak diyorsun. Tamam. Güvenli, hızlı ve etkili olacak. Böyle bir ajan istiyoruz. Aslında bütün bütün tedavilerde biz bunları istiyoruz. Yani bir hastaya bir şey vereceksiniz. Bir kere güvenli olacak, hızlı olacak, etkili olacak. Hepsi bu hastalarda da biz, yani bu komplikasyonların düzeltilmesinde de biz bunları istiyoruz. Şimdi bu kompleksleri vitamin K ile beraber verdiğimizde çok hızlı etki gösteriyor. 10-15 dakikada bizim istediğimiz sonucu bize verebiliyor. Çok kullanılan plazma, o da güzel bir şeydir. Gene faktör içeriyor. Ama onun etkisi de hızlı olmakla beraber fakat kısmidir. Biz güvenli bir şey istiyoruz çünkü. Vitamin K'yı tek başına kullandığımızda ortalama olarak IV kullanınca 6 saat kadar içerisinde etki ediyor. Oral çok daha uzun. Ama bizim ilk olarak yaptığımız şeylerden bir tanesi de sadece ilacı keserseniz ona bağlı olarak tedavi edici etkisi çok uzun oluyor. Gene de biz bunu yapıyoruz. Demek ki elimizde bir vitamin K'mız var, plazma var, konsantrelerimiz var. Şimdi hocam da demişti şöyle, peki biz neden böyle bir tedaviye ihtiyacımız var? Çünkü plazmada faktör azalmış. Biz onu replesme etmemiz gerekiyor. Çünkü varfarin onları inhibe etmiş ya da etkisiz hale getirdiği için
kanamayla gelen hastalarda hastanın bizden istediği lisan-ı haliyle şu, bana faktör ver. Benim plazmama faktör ver hızlı bir şekilde. Neyle ver? Ya plazmayla ver ya da bu komplekslerle ver. Hangisi etkiliyse, hızlıysa onunla ver. O zaman biz şunu bir kez kullanacağımız ajanın yüksek miktarda faktör içermesi gerekiyor. İkincisi hızlı etki etmesi lazım. Üçüncüsü güvenli olması lazım. Güvenli demek şu demek. Tamam verdin, etki etti, inereyi düşürdü ama inere hemen yükselmesin. Mutlaka belli birkaç saat, birkaç gün belirli bir düzeyde tutabilsin. Dolayısıyla bunlar faktör içeriyor. Bu kompleksler, protrombik kompleksleri en çok ihtiyaç duyan faktör 2, 7, 9 ve 10'u bir de trombozu önleyen protein C ve S bir de faktör aktivasyonunu korele eden, regüle eden antitrombonun 3'ü içeriyor. Zaten bizim de bunlara ihtiyacımız var. Peki taze plazma ile karşılaştırdığımızda şöyle bir güzel bir tarafı var. Bu kompleksler taze dolmuş plazmaya göre 25 kat kadar ya da plazmaya göre faktör içeriyor. Çok yüksek bir oranda. Evet biz buna ihtiyacımız var. Hastanın ihtiyacı var. Yüksek miktarda faktör verip bir an önce inereyi düşüreceğiz. Hastayı güvenlik çemberde almış olacağız. Tamam biz bunu yapıyoruz ama peki bunun komplikasyonu olur mu? Evet olur. Tromboz yapabilir. İşte bu trombozu da önleyen 2 tane ajan içerisinde dahil edilmiş. Protein C ve S trombin üretimini inhibe edip hastanın tromboza gitmesini de önlüyor. Çok mantıklı bir şey. Bunun dışında da antitrombin 3 var. Bu da trombin aktivasyonunun korelasyonu sağlıyor ve aslında ilaç kendi kendini de düzene sokmuş, regüle etmiş oluyor. Hem etkisini gösteriyor, etkisini istiyorsunuz, hem de kendisine bağlı gelişen komplikasyonu önlesin diye içinde başka ajanlar istiyorsunuz. Onlar da dahil edilmiş protein C ve S. Bunlar değişik miktarlarda bulunabiliyor bu faktörler ve yarı ömürleri de çok uzundur. İşte bundan dolayı güvenli oluyor. Yüksek miktarda faktör içerdiği için hızlı etki ediyor. Yarı ömrü uzun olduğu için de uzun süre istediğimiz kadar inereyi normal seviyede, istediğimiz seviyede tutabiliyor. Şimdi biz bu hastalarda bir şey istiyoruz. Özellikle bu kanamayla gelen hastalarda acil cerrahi ihtiyacı varsa, hasta da acildeyse lütfen bunlara ulaşalım. Çünkü hastayı hızlı bir şekilde regüle etmek, inereyi belirli bir düzeye getirip ve ameliyata vermek istiyorsunuz. İşte o anda size en çok yardımcı olacak, güvenebileceğiniz şey bu protrombik kompleksleridir. Plazma da verebilirsiniz. O da etkili, güzel bir ajan ama bunun kadar hızlı ve etkili değildir. Evet, demiştik ki koagülasyonu hızlı düzeltiyor. Bu açıdan yüksek faktör içeriyor, 25 kat kadar ve uzun süre inereyi belirli bir düzeyde tuttuğu için de güvenli oluyor. Biz de zaten bunu istiyoruz. Öyle değil mi Yavuz Hocam? Ha? Peki, tamam. Gelecek sene Atüder Kongresi'nin tarihini bilen var mı? Yok mu? Nisan mı? Mayıs deseydin sana hediye verecektim ama bak şimdi. Ha? Evet. Bakın çalışmalar var. Bu faktörün infüze edilmesiyle beraber 15 dakika içerisinde inereyi bizim istediğimiz yani kanama açısından güvenlik bir sınıra getirebiliyor. Çok güzel. Ya bu açıda gerçekten mükemmel bir sonuç. 15 dakika içerisinde inereyi güvenli bir alana getirebiliyorsunuz. Başka çalışmalarda acaba tamam getirdiniz inereyi aşağı hemen bastınız faktörleri, infüze ettiniz, dolaşıma verdiniz. Tabii ki iner, doğru iner. Ama ben bunu diyorum ki burada kalmasını istiyorum. Çünkü ben hastayı ameliyata alacağım. En az 4-5 saat orada olacak. İnerin yükselmesini istemiyorum. Yükselmemeli. Doğru. İşte size bu çalışmada bunu gösteriyor. Yani hastalarda 4 güne kadar inereyi belirli, güvenli bir yerde tutabiliyor. Bu açıdan da bu çalışma sonuçları itibariyle güzeldir. Bize güzel bir sonuç vermiş oluyor. Burada da peki plazmayla bir korelasyonu acaba karşılaştırması plazma da dedim güzeldir. O da faktör içeriyor. Şöyle bu protrombin komplekslerinin 2 saat içerisinde ya da 1 saat içerisinde gösterdiği güvenli ve hızlı etki plazma 24 saat içerisinde ancak gösterebiliyor. Plazma da düşürür ama
bu hem güvenli hem hızlı hem etkili sonucu plazma bunun 1 saatte yaptığı etkiyi plazma 24-26 saatte ancak gösterebiliyor. Biraz önce bahsedildiği için bunu geçiyorum. Edinsel şeylerde de kullanabiliyor. Karaciğer hastalıkları da bize kanamayla gelebilir. Yani vitamin K antagonistlerine bağlı olarak işte faktörlerin azalması ya da inhibe olması sonucu kanamalı bir şekilde bize gelebilirler. Giz kanamasıyla demiştim. Burada da çok güvenli güvenli bir şekilde gerçekten bunu kullanabilirsiniz. Ulaşabildiğiniz sürece hızlı bir şekilde başlayıp etkisini hızlı görebiliyorsunuz. Bu hastaları ciddi komplikasyonlardan kurtarabiliyorsunuz. Peki bunu kim öneriyor? Başta kendi meslektaşlarımız olmak üzere acil tıp camiaları, dünyanın gelişmiş acil tıp camiaları ve kardiyoloji camiası, hematoloji camiası önerdikleri şey şu: bu hastalarda vitamin K antikoagulan antagonistlere bağlı gelişen kanamalarda önce prosedürü durdurun. Yani kullanılan varfarin ilacı kesin. Tamam, bunu yapıyoruz. Sonra yanınızda hemen elinizin altında varsa vitamin K IV verin. Sonra birinci tercih protrombin kompleksleri olmak üzere bunu verebilirsiniz. Ama o yoksa tercihen plazma verebilirsiniz. Peki özellikle intrakraniyal kanamalarda bize önerilen şey şu: prosedürü durdur. Yani varfarini kes. Vitamin K'ya 10 mg şeklinde ver. Tekrarlayan dozda verebilirsiniz ve faktör ver. Hastaya hızlı bir şekilde faktör verin. Eğer istediğiniz inere düzeyini elde edemezseniz tekrarlayabilirsiniz. Tekrarlama endikasyonu şu: inereyi belirli bir düzeye getiremiyorsanız tekrarlama dozu verebilirsiniz bu faktörleri. Bir komplikasyonu var mı? Evet, olabilir. Tekrarlayan, çok sık tekrarlanan dozlarda dik ve tromboz gibi yani etkileri olabilir. Eğer bu da yoksa, yani bu kompleksler de elinizde yoksa, o zaman plazmayı 10-15 mg kilogramdan başlayabilirsiniz. Kimlerde? Vitamin K antagonistlere bağlı gelişen intrakraniyal kanamalarda. Ne zaman verelim? Özellikle inere 2'nin altındaysa bu ajanı kullanmaya gerek yok. Ama 2'nin üstünde artmaya devam etmişse, 2'nin üzerine çıkmışsa o zaman 25 kilogram üniteden başlayabiliriz. Ve inere yükseldikçe biz de dozunu artırabiliriz. Çok ciddi majör kanamalarda 1000 ünite verilebilir. Eğer hastada intrakraniyal kanama varsa o zaman 1500 üniteden bu ajan verilebilir. Bu ajanın hazırlanmış çok güzel şeyleri var, kartları var. Acaba hangi hastada ne kadar vereyim diye kilogramı var. Ona karşılık gelen ünite ve patolojiyi buluyorsunuz. Hızlı bir şekilde size vermeniz gereken sonucu gösteriyor. Bir de hedeflediğiniz bir inere düzeyimiz olması gerekiyor. Şöyle bir durum var. Bunun plazmayla kıyaslandığında güzel bir tarafı da overdose bir volüm olmuyor. Çünkü az miktarda veriyorsunuz. Çünkü bazen bizim hastalarımız hem kanamalı hem kalp yetmezliği ve yüklenme olabilir. Hem de böbrek fonksiyon bozukluğu olabilir. Bu açıdan bir volüm yüklenmesi riski oluyor plazmalarda. Bu açıdan da kıyasladığımızda güzel bir avantajı var. Çünkü biz az miktarda bu faktörleri verdiğimiz için kesinlikle bir yükleme dozu olmuyor. O açıdan da güzel bir avantaj. Başka avantajları da var. Demiştim, plazmada faktör içeriyor ama bu özellikle vitamin K antagonistlere bağlı inhibe olan faktörleri bu çok 25 kat daha fazla miktarda içeriyor. Bu açıdan güzel bir avantajdır. Onun dışında protein C ve S'i içeriyordu. Volüm yüklemesini yapmıyordu. Az miktarda veriyorduk. Hızlı bir yani kullanımı da çok hızlı. 5-10 dakikada verebiliyorsunuz. Ama mesela bir plazma istiyorsunuz, gelecek. O işte donmuş bir şekilde gelecek. Kan grubu belli uyumlu olacak, eriyecek, ondan sonra vereceksiniz. Bunun öyle bir sıkıntısı yok. Volüm yüklemesi açısından diğeriyle kıyasında yaklaşık 9-10 kat kadar daha az bir volümle hastayı daha hızlı, daha etkili, daha güvenli bir çembere alma şansımız var bu ajanları kullanmakla. Bunun dışında FDA ve başka önemli organlar vitamin K'ya bağlı, vitamin K antagonistlere bağlı koagulopatiyi düzeltmek için bu ajanın kullanmasına izin verilmiş, tavsiye etmiş, kesinlikle güvenli bir şekilde kullanılabilir. Biraz önceki sunumda bahsedildi, edinsel şeylerde de bu kullanılabilir. Size söz vermiştim, erken de bitireceğim sunumumu.
Özellikle küçük major kanamalarda şöyle bir hedef kendimize yapabiliriz, belirleyebiliriz. İnere düzeyimiz en azından 2'nin altında olacak şekilde belirleyebiliriz. Mesela hasta gelmiş de hastanın faktör düzeyi düşüktür, kumadin kullanıyor. İşte basit bir cerrahi müdahale yapacaksınız. Belirli bir kilograma göre yükleme dozu yaptıktan sonra yarım saat ya da 1 saat içerisinde işleminizi yapabilirsiniz çok rahatlıkla. Ya da ciddi major kanaması var, giz kanaması var, intrakraniyal kanaması var. Hızlı bir şekilde faktör yüklemesini yapıp yine 1 saat içerisinde ya da 40 dakika içerisinde bu hastayı tekrar güvenli bir şekilde cerrahiye alabiliyorsunuz. Peki şöyle bir komplikasyonu olabilir mi? Virüs, yani bizim bildiğimiz mesela hepatit, ondan sonra HIV gibi organ transplantı ile transfer edilen enfeksiyon riski var mıdır bunlarda? Çok düşük. Hatta yok denilecek derece. Diğerleriyle kıyaslandığında böyle bir riski yok. Bir de bu heparin içermiyor. O açıdan da güzel. Nasıl kullanılacak? Kullanımı çok basit. Dakikada 2 mililitre olacak şekilde hiçbir solüsyonla karıştırmadan da IV verebilirsiniz. Hatta diyelim ki sulandırdınız. İşte o anda bir problem oldu. Yani mesela diyelim ki plazmayı eritiyorsunuz. Belli bir süre içerisinde bunu vermeniz lazım. İyice eridikten sonra onu laboratuvara tekrar geri gönderemiyorsunuz. Bunun öyle bir riski yok. Sulandırdınız ya da sulandırmadan enjektörde kaldı biz sizinle beraber. Onu 3 saat içerisinde tutabilirsiniz. 3 saat sonra da kullanabilirsiniz güvenli bir şekilde. Ya da saklama koşulları çok daha rahat, daha kabul edilebilir. 2 ile 8 derece içerisinde ortamda saklanabilir. Oda da içerisinde de belli bir düzeye kadar saklanabilir. Hatta yani diyelim ki kendi acil servisinizin içerisinde aylarca bunu güvenli bir şekilde tutabiliyorsunuz. Şöyle teşekküre gitmeyeceğim. Başkanım kaç dakikamız var? Evet. Çünkü daha söyleyeceklerim var. Tekrarlıyorum. 1. Az volüm yüklüyorsunuz. İkincisi, viral enfeksiyon transplant riski yok. 3. Çok hızlı etki edebiliyor. 4. İstediğiniz düzeye iğneyi çok hızlı indirebiliyorsunuz. 5. İğne düzeyini uzun bir süre güvenli bir alanda tutabiliyorsunuz. 6. Uygulanması çok kolaydır. 7. Çok oda ısısında acil servisinizde saatlerce, günlerce tutabilirsiniz, saklayabilirsiniz. Enjektöre çektiniz, 3 saat kadar sonra da kullanabilirsiniz. Etkisi yine aynı şekilde devam edecek. Şimdi Hakan Hocam sen ne zaman doğmuştun? Hangi ayın hangi gününde? 01. İyi. Mehmet abi siz? Neyi sordunuz hocam? Siz ne zaman doğmuştunuz? Tam anlamadım. Ne zaman doğmuştunuz? Hocam o Peki bir soru daha soracağım, bitireceğim. Ekim ayın içerisinde doğan var mı? Ekim ayı. Gerçekten mi? Tamam, söz verdiğim için sözümü yerine getireceğim. Hakan Hocam buraya gelebilir misiniz? Siz davet ediyorum. Centrium'daki Ebru Hanım, Cüneyt Bey, Ömer Bey buradalar mı? Siz de buraya davet edebilir misiniz lütfen? Hocam. Ha. Tamam. Şimdi söz vermiştik. Sözümüzü yerine getireceğiz. Firmamız da geldi. Çok teşekkür ediyoruz. Sözümüzü yerine getireceğiz. Size de güvendiğimiz için biz de kırmazsınız. 2022 ATÜDER Kongresi'nde full sponsor olarak sizin tarafınızdan desteklenecektir. Doğru mu? Onlara teşekkür ederim değil mi? Hocam 2022 ATÜDER Kongresi'nde KOFAK sizi full sponsorla kongremize davet ediyor. Bizden bir şey istemeyin o zaman. Yok. Tamam. Çok teşekkür ediyoruz size de. Çok sağ olun. Sunumum burada bitti. Başka hediyelerim vardı. Siz o tarihlerde doğmadığınız için onlar şimdilik kalsın başka bir zamana. Çok teşekkür ediyorum. Evet.
değerli katılımcılar, Behçet hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Tabii bugün zaman biraz Başar hocamızın açılış şeyinde bir video vardı. Hani bugün sabaha kadar buradayız diye. Herhalde öyle gidecek böyle sarkarak. Şimdi bir sonraki oturumumuz dünyanın çok farklı yerlerinden çok değerli bilim insanlarının Covid raporlarıyla ilgili bir panel olacak. Panele başkanlık yapmak üzere Sayın Başkanımızı kürsüye davet ediyorum. Come please. Yes. Kulaklık alabilir arkadaşlarımız. İngilizce panelimiz var. This is in English. Good afternoon, everybody. It's a big honor for me to share this section with Luis Vincent. Thank you, my colleague. It's a pleasure. And very important subject, COVID-19 in the world, in US, in Europe, in another country. We will start, and I want to ask to Luis Vincent to continue. What do you think about COVID-19 in Europe? And we can start. Yeah, I think I'll speak a little bit about it later in the next session on COVID experiences. But right now we have 4 speakers, 3 from Europe, if England is still Europe, and 1 from the United States. So it's my pleasure to welcome at the podium Luis Garcia Castrillo, who was already with us at the opening session yesterday, and he will tell us in 15 minutes what happened in Spain, and in particular how they could manage this very difficult situation. So, Luis, welcome. Thank you very much. Thank you for having me in this Congress and allowing me to share my experience with all you. I am going to be a little bit expansive in the sense that I am not going to focus only in Spain, as my position has been in the last years USEN president. I have a broad perspective, broader than just Spain, so I am going to try not to overlap with the other European speakers, and I am going to try to be as accurate as possible. So my 3 areas of today are going to be how the COVID has evolved in Europe, what it has been the impact on the health sphere of the COVID, and something that I think is very important for us because some countries are moving from the pandemic to the endemic period, to think how we are going to deal with this period in the emergency departments, and now that we have time, and not to make the same mistake that we did it 2 years ago on the spring, let us plan how we are going to manage the situation. So let me start. This slide probably is very familiar to all of you. It represents the 5 waves that the COVID took in Europe since today. You can see that up to date, Europe has had close to 72 million of cases with more or less 1.5 million of deaths. That is a very impressive number. And the small graph on the right side of the slide shows same interpretation with the 5 waves, but you can see at the end that the line is not at the 0 level. There is still some plateau, some area up here, so we cannot say that COVID has been solved in Europe yet. The number of cases per country, you can see in this graph that plots the number of cases per country. You can see that we have countries in a very positive situation, like my country, here on the bottom. We have Spain, Italy,
Portugal, France, Germany, Belgium, a couple of countries in which the number of cases are really low. We have some intermediary countries like Turkey, and we have countries mainly from the east part of Europe in which still there is a very high number of cases. So not all countries are evolving at the same speed, and we have a great difference in between them. This other graph shows the situation of Europe compared with other areas, other continents. And I have used the WHO 6 regions, 6 health regions. Unfortunately, we occupy the second place after the America, linking North and South America, that are in the top, as you can see. This represents the accumulated number of cases per 100,000 population. As you can see, with the numbers that we have here, we can say that America and Europe, 10% of the citizens have suffered from COVID. And this is also a very impressive number. Here in the slide, I have not represented the other regions, but they are really far away from these figures, thanks to the situation that they have. It is well known that the number of attendees in the emergency department during the COVID period came down dramatically. Most of the publications represents or provides the figure of a reduction of 40%. Here in this slide, I represent the figures from my emergency department, and you can see in the blue columns, comparing the same period of 2019 with 2020, that the adults decreased during the first part of the pandemic, close to 40%, 43%. But you see that the pediatrics group were the ones who have the highest reduction, 65%. The same methodology was used at the end of the year, and you can see that in the fall of the 2020, the reductions for the adults was still at 20%, and for the pediatrics at 45%. The short column represents the obstetric population that has had no changes. And I use this information from UK because they have a really nice report methodology using the syndromic surveillance system, and they have historical information. And you can see in the first graph the attendees in UK during the year 2019. And you can see that the numbers of cases going to these accumulated emergency departments are really flat. There is a small decrease during the spring, but the rest of the year is flat. But as soon as the COVID appears, there was a dramatic reduction, the same information that we have in the first slide, and it comes up and recuperates the normal numbers, but not totally. There is still a reduction at the end of the year. And here we can see this year, 2021. And you see that there is still a reduction during the spring. The reduction is due to this outbreak that England has of COVID cases during the spring. And, during the spring, and then it goes up. And it goes up, and it's interesting to point, goes up over the historical level of 2019. So UK now is having more cases, the same as France, the same as Spain, and Italy is not following the same pattern, but it's very close to this. This is to represent what is the workload of the hospital. We have two countries, France and UK. And in the dark columns, we represent the number of beds that are occupied by COVID cases. And this is a very interesting slide. We saw that per million of inhabitants, there are, up to date, 91 patients admitted to the hospitals. There is a big difference in between those who have been vaccinated, here, a very small number of COVID cases vaccinated, with those who have not been vaccinated. The unvaccinated patients are most of the COVID patients who are admitted to the hospitals in UK and also in France.
And if we compare these figures with the workload that cancer or trauma or other conditions produce, it is not the same number, but this is a substantial number of beds are occupied by COVID patients. You see that this situation depends on the period that you analyze. For example, now, these countries that I mentioned previously, Spain, Hungary, Belgium, United Kingdom, the number of beds occupied are really low, but this country, Bulgaria, an Eastern country, has a high number of beds occupied. And this photo here has been very common in the European hospitals, and I hope it's not going to come back again. What is the variant of the COVID that actually we are seeing? Well, this is easy to answer. Most of the cases are Delta. Delta variant appears in the spring and is occupying most of the cases. What is the vaccination how this vaccination is going in Europe? I will say that there are countries that they have been very fast in vaccinating patients. You can see here Portugal, that is in the top of the list. Malta, Spain, Denmark, they are close to 80%, 85% of the population, a very high number, while other countries, they are in the bottom part of the list, and we have the eastern countries up here. So still there is a lot of work to be done in this group of countries. Here in this slide, I would like to transfer you a very important piece of information that allowed us to evaluate how the COVID has impacted the health systems in the different countries. I am talking about the excess in mortality. Usually we talk about the number of deaths per million, or we talk about the number of cases, or we talk about the number of beds that are occupied in the intensive care. But I would like to introduce this idea to you. I think it's more useful to evaluate how the COVID has impacted our health system as a whole. Probably you are familiar with the concept of excess of mortality, but I will go briefly through this. If we are able to count the number of deaths that have been produced historically during a certain period of the year in a specific place, we can predict that the same number is going to happen in the next years. And this is what excess of mortality represents. Using the 5 previous years, we compare the mortality of 2020 with the mortality of the previous years. And we know that there is an excess. There are more deaths. And we call this excess in mortality. But it is interesting to know that not every country has the same excess in mortality. Here you have this list. Up to date, the excess in mortality per million of inhabitants in Russia is 4,000, while in Denmark it's 0. Denmark has had not increase in mortality. They have had the same number of deaths that previous the pandemic. And this is very important. It means that the health system has been able to manage the number of cases that COVID was producing without any impact in other cases. Now, another aspect. If we are able to calculate the excess in mortality, and we know how many cases die because COVID, we can estimate that the other part of the deaths are due to other situations, probably because the health system was not working properly. COVID was occupying too much resources, so other areas of the health system was not being so well managed. And here we have some figures. You have here the figure from UK, that the excess in mortality during a certain period was 50,000 cases. COVID was 35,000. So there was a proportion of cases that cannot be explained by COVID. It has been explained by the lack of resources during this period that has affected other conditions. And it's the same for Spain, that also has an excess in mortality that cannot be totally explained by the COVID. There is a 25% of excess in mortality in my country that cannot be explained by COVID. That means, as it says here in this slide, that during the pandemic, Spain has had an excess in mortality compared with the previous years of 100,000 cases. But 25% of these deaths
25,000, are not COVID cases. They are cases that have died because we have not been able to cope with them because our resources have been just focused on COVID. It is well known the impact that the pandemic has produced on the population, on the mental health of the population, but I would like to stress here the impact on the health professionals. Doesn't matter which area of the mental health you evaluate, there has been a real increase, and we have to deal with this, and we have to take care of this problem now and in the future. And now we come to the last part of my presentation. What are we going to do in the future when the COVID stays with us and it becomes an endemic infection? We have implemented a lot of changes in our emergency departments and pre-hospital systems to deal with the COVID. Here is the list. I am not going to go through them, but we have to reevaluate them. And the Royal College of Emergency Medicine in London has produced the first document, and he has these 6 recommendations. I'm going to go quick through them. To improve the infection control on the emergency departments, and let us avoid the traditional waiting room in which physical distance is impossible. To reduce the crowding if it is possible. Patients should receive care from teams that have a specialization in these problems. The physical design of the emergency department has to be rethink. We have to think if we need the 2 paths with the triage outside of the hospital, fever clinics, etc. This should be rethink. We need more COVID testing for best care, and we need metrics that allow us to evaluate our new implementations. And finally, I will say that during the pandemic, our challenge was to keep the business as usual. But now we have to move to an endemic state. This is not going to happen in all countries at the same time. There are going to be different incorporations of the endemic states in the different areas. But we have to rethink the past of organization of our health professionals. We have been producing an overload of work and on stress on our professionals, and we have to rethink about this. And we have to move our emergency departments to the original core purpose, to deal with the very ill and sick and reduce death and disability. And we have to use the lesson learned. We have learned a lot, I think, and this is one example, this type of meetings. We share our experience. So this will help us to look to the future and do our best for our patients. Thank you very much for your attention. Muchas gracias. Thank you very much indeed. That was a very nice overview of this terrible problem. So now let's move to another continent. Let's move to the United States with Professor Paul Kivela, who is also known to us, not only by reputation, but from the opening session yesterday. He is a past president of the American College of Emergency Medicine. So welcome to the podium to speak about COVID Report America. Well, thank you very much, and good afternoon, marhaba. It's interesting, as I was preparing this lecture, I gave a very similar lecture online to EPAT not too long ago. So hopefully I can get this working here. In November of 2020. So I thought probably the best way to do is to look at this is see what's happened in the past year. And I think Dr. Castillo talked about a lot of the same lessons that we're learning here in the U.S. as they've learned in Europe and elsewhere. So, you know, this is November 2020, and this is kind of when the peak of the first wave or the second wave was happening. And we were a little scared how bad it was going to be in the States. And it was worse. So I'm going to kind of compare here. And you see, we were on the upslope of that first curve then. And right now, that upslope that we were all panicked and everything is where the peak was of now this third curve. And so this wave here is something that we have now lived through. And there's no drama anymore. So what's interesting is the attitude of not just the physicians and the nurses,
but also of the media of how we're looking at COVID. And I think, you know, what we've all learned here, and we're hearing now from the Australians, the Asians as well, is everybody, the idea of trying to contain this and trying to eliminate it is impossible. And we're all come to that conclusion. So we really need to look at what do we do from here on out to minimize our problems. You know, here is some data here of the reported new cases in the United States. And again, we're waving up once again. And it's interesting, different parts of the United States are constantly at different phases. So to really say what's happening in the United States, you really have to say where in the United States. Very similar to Europe, the U.S. is very different. We have different politics from one state to the next. We have different challenges, including geographic and temperature-wise. So the northern states are going indoors, and that's where the peaks are happening right now as it gets colder. So these are things that we have to think about as we go forward. You know, it's interesting, you know, I think Trump said, you know, USA #1. This is not the #1 that we wanted to be at. You know, prior to the pandemic, we were ranked the #1 country in the world to handle a pandemic. And I have to tell you, we did not perform #1. And, you know, we're still having challenges, you know, 2 years into this. And I don't foresee any of these problems going away necessarily overnight. The one thing that we have done is we've learned kind of how to mitigate things as best we can. And I think that's something here that we should all share together of different mitigation strategies. And we'll talk a little bit about this at the end. But here in the United States, we're closing in on 750,000 deaths from COVID. And if you look at the excess of deaths, one of the things is this number is probably undercounted. A lot of the nursing home patients, a lot of the patients at home that have died, if they didn't get tested, they don't count. So what's our true number? It's hard for me to say. What's the true number of the emergency department patients that we've scared away that end up dying from causes because they were afraid to come to the hospital? You know, those numbers are very challenging to see. You know, we talked a little bit about the psychiatric component of this, certainly on our medical staff. It's happened on the entire workforce. In the United States, over 50% of the people that are working are rethinking what type of job they want to go back to, that they don't want to go back to the same job they were doing before. This will create a whole new set of potential problems that I'm not sure any of us can predict where that's going to take us. So this was where the distribution of COVID was in November 2020. And this is where we're at today in the U.S. And this is active cases. So where we were before, there were certain spots that were certainly the hot spots. Now we have hot spots everywhere. And this is constantly going. So if you look at these side by side, you know, you can see right now that we really have to move from a pandemic to an endemic situation because we're going to have potential hot spots for years to come, is my prediction. I hope, as some of the leaders think that this will kind of burn itself out this year, I'm very afraid that, you know, we have the Delta, the Lambda, the Mu. I'm afraid we're going to go through the Greek alphabet and then go the Latin alphabet and then go the Cyrillic alphabet, just because we're constantly going to have different variants. You know, one of the things that we have looked at is the hospital admissions. This is the stuff that we're switching to. We're not switching to new cases as much as we're looking to count hospital beds and especially ICU beds. So what we're doing in the U.S. is making a move from certainly the new cases is predictive, but the real challenge that we have is, do we have enough ICU beds? And, you know, prior to all of this, the U.S. is the #1 country in the world, pretty much by far. Germany's pretty close, but we have more ICU beds per capita than any other country in the world.
and usually about 3 times as much as any typical country in Europe. But we're completely full. Even as of during the second wave, although it was not as severe, as high as the previous wave, the ICU beds in the United States were gone. In Oklahoma, there was no ICU beds. In Texas, there was no ICU beds. One of the doctors in Oklahoma transferred a patient to New Jersey for an ICU bed. That's 1,500 miles or 2,200 kilometers is where we sent this person by airplane for an ICU bed. And part of that was done because the ER was backed up. There's no ventilators left. It's really the challenge, I think, here as we go forward is to start counting your ICU beds. You know, one of the challenges that we have in the United States is in the United States, we're overly democratic, I think. And we don't just have one state government. We have about, 50 in the U.S., but then we have additional on top of that. So the question is how do we get our population vaccinated? And this is one of the things that we have is we have people on both sides of the political spectrum that don't believe in this vaccine or are afraid of it. And so we have some of the kind of the liberal and the minorities on one side that are afraid of it, and we have some of the right-wing people are also similarly afraid of getting this vaccine. So it really creates a huge problem to really get ourselves to any level of fully vaccinated. And the vaccination here, it really changes based on the politics. So in a blue state, which is pretty liberal like California and San Francisco, you have 74% of the residents are vaccinated. I now work in Alabama, 2 counties away from where I work, 27% of the people are vaccinated. So this is a huge potential issue, and the issue here is probably accentuated is that the people that are at that 27% are in worse health than the people that are in San Francisco. So this is kind of a double whammy. So I don't think that the U.S. is going to be out of this problem for quite some time. So where are we now, and where are we going forward? I think right now we have to determine what is the new normal. You know, are we going to be wearing masks around all the time? When should we wear a mask? You know, how should we interact with our peers? How should we have medical conferences? Trust me, that's a big discussion in the United States right now. You know, now that we have Zoom, should we be doing all of these conferences via Zoom? I, for one, don't think that's the answer. I have to tell you, I have Zoom fatigue. And so there is certainly those issues. So when we look at these safety measures, masks, what type of mask? How long should you wear a mask? Should you throw it away? You know, these are questions that I'm not sure we all have the answers to. But I think this is something where we need to start spending our research on, is trying to make that understanding. I think we also have to look at these vaccine mandates. Are they and should they be enacted in schools? Different workplaces? Should it be all workplaces? Should it be some? How is this going to affect travel? Should you be vaccinated to travel? Do you just need a COVID test? These are questions that I think we have to look at, not just by one country, but as an entire world community. We have to be looking at these things. And then going on leisure, if you want to go to the pub or the bar or to the store, when should you wear a mask? And certainly we have now, one of our big things that we had spikes this summer, were blamed on rock and roll and music concerts. That all of a sudden now you got 30,000 kids that come together and go to a concert, and there's an outbreak, and the outbreak, they take it back to their family members. You know, how are we going to handle this? These are some of the issues. So I think where we're at right now is that we're also going to have to get way better at surveilling various variants. We're going to have a flu season coming up, and in the U.S. we're already seeing flu.
One of the problems that we have right now is we're doing a lot of rapid tests in our emergency department. And a lot of these patients are turning up to be influenza B, at least on the test, on the rapid test. What ends up happening is only half of those are influenza B. The other half are COVID. But the COVID test was turning out negative on the rapid test. So these are big, big challenges that we're going to have to come together as a world community to make sure that we have accurate tests, that we're surveilling the right aspects. And then there's also the issue that we're happening in the United States, that our critical measure is the ICU bed count in communities. That's what we find as being the thing that the patients and the communities actually changes their behavior. If you advertise you have no ICU beds, people tend to be a little bit more careful. And I think we need to make sure that we can communicate that in a way that does not scare the patients away from the hospital. So we have to show that, number one, it's in the community, but the hospital and the ICU, and especially the emergency department, is a safe place for us to go to. So where is emergency medicine? You know, after SARS in Canada, ED volumes did not return to their same level after SARS for almost 10 years. In the US, we had drops of about 40%. And the real question is now what happened is we had telemedicine came in there too. Are our volumes going to be the same? Are we going to be seeing sicker patients? Right now in the US, we see sicker patients, and now we see the non-sick patients again. Why? Because now if you have a cough, a sniffles, a fever, and you go to your primary care physician, they refuse to see you because they think that you might have COVID. So all these cases of the common cold, the minor flu, the sinusitis, the bronchitis, the asthma are being sent to the emergency department. So we're getting inundated by the very sick and by the not so sick, and the people in the middle are sometimes scared to come to us. The patients with cancer, the people with high blood pressure, diabetes are afraid to come to us. So we really need to make sure that we work on building the confidence that the emergency department is a safe place going forward. And we have to prepare for these shifts in volumes of how do we handle this, and how do we handle if our staff gets sick. You know, where we have all of our staff are vaccinated, all of our physicians, our residents are now getting Delta strain, and they're out again for another 14 days. How do we cover to make sure that we have adequate support? How do we make sure that if a bunch of people get sick at our ER, that the doctors from another ER will come over there and assist? So we really have to rethink how we provide emergency care in the United States, and that's going to be an ongoing discussion. But I think the whole idea of, in the U.S., if you see one emergency department, you see one emergency department. We're going to have to get a lot better at being able to move from one emergency department to the next. So thank you very much. I wish I could give you more encouraging results, but I have to say it is encouraging seeing all of you here and sharing your ideas, your thoughts, your experiences, and I hope I can bring some of those back to the U.S., and hopefully I can give you some insights here that will improve your practice as well. Thank you very much. Thank you very much, Dr. Paul, for the great presentation. Now we move to England by Zoom connection. Richard Buddy, you know, Richard Buddy, join us. Is ready, Dr. Emre? Okay. Richard, welcome to our Congress. Do you Thank hear? you very much. Yeah, okay. Can Miss you hear you me okay? and waiting you to Antalya face-to-face next time. Yeah, I hope so. It would be much better. Okay, we can start. Okay, thanks for the welcome. Is it okay if you enable screen sharing for me so I can share my slides? Thanks, that's great. So, hopefully be able to see that full screen. It's okay? Yes, that's fine. Great. So thank you very much indeed for welcoming me to the conference. It's a pleasure to join you. As I say, I wish I could be there in person.
Emre asked me if I'd talk about the UK experience of COVID-19, so that's what I'm going to do for the next 10 or 15 minutes. So the UK has been pretty hard hit by COVID, unfortunately. Here you can see the cumulative number of deaths per million of population in different countries. And you can see how that's progressed through the pandemic. And the United Kingdom is in the pink line here. So you can see we fared pretty badly all along, and we're still right at the top for mortality, unfortunately. We've had cases in 3 or 4 different waves. So in the first wave, we didn't have widespread testing. So it was, largely restricted to hospitals, and the community testing hadn't been scaled up. So this is misleadingly low. Actually, the wave was much bigger than that in wave 1. And that was a really nasty wave we had in wave 1, because it affected care homes and it affected elderly people. So we had a lot of people in the emergency departments who had lots of comorbidities, were older, and they had a very, very high mortality rate, unfortunately. And it was quite scary, as we've all been quite scared, I'm sure, during the pandemic, to see this condition that we didn't know much about, and plenty of people coming in, and we just couldn't do anything for them. They were grossly hypoxic with severe pneumonia. Things went quiet over the summer last year, and then they started to kick off again in the autumn. And we had this sort of second wave that seemed to be calming down, but then as we went into Christmas, the restrictions eased for social distancing. People went to do all of their usual pre-Christmas activities in the UK, and the mixing led to a huge wave after Christmas. In fact, our Prime Minister announced that it was okay for people to mix over Christmas for a couple of days with households, and I don't know how much that had to do with it, but we had a huge spike just after Christmas, unfortunately. Again, things then settled. It peaked again as we came into the summer, and it stayed that way. You can see now this unusual trend now that it's almost like it's endemic. We'll wait and see what happens as we go into the winter, but you can see this very steady level for quite some time. One of the good things about the UK's pandemic response was vaccine uptake. So we did that very well initially. The vaccination regime started in December 2020. And I think that started with healthcare professionals, rolled out to the general population in January. And you can see that there was a fantastic response for vaccinations initially, with almost 60% of the population vaccinated very, very quickly after we started. And that was due to a huge effort across primary care and setting up large vaccination clinics, getting many people in. But unfortunately, it started to level off, and that's where we are right now. It's leveled off. The vaccinations are open to all adults, and we've extended that to 12 to 15-year-olds now as well. But you can see that we've got quite a shallow gradient, and we're reaching about 85% of the population aged above 12 who are vaccinated now. There are a lot of anti-vaxxers, unfortunately, who really don't believe in the value of the vaccinations. There is a lot of misinformation and a lot of mistrust in the medical profession now. Not just in the vaccines, but in the swabs we use. People believe that we're trying to cause cancer using the swabs. People believe that the treatments are going to poison them. They want to use ivermectin or other more holistic treatments that don't have any evidence base to them. So that's a bit of a challenge for us. Here's the impact that the pandemic's had on healthcare. So you can see, you could see the number of cases earlier on. Didn't look like a lot in wave 1, but of course the healthcare utilization was quite substantial with a big wave. And then again, it peaked even more in the winter. It didn't feel quite as scary and as though it had as big an impact in wave 2, but you can see the numbers were higher in wave 2. And now you can see the impact of vaccination, because although we've got a similar number of cases at the moment to the winter peak, actually there's far fewer hospital admissions, and the majority of admissions are in unvaccinated patients, particularly ICU admissions, where it's very rare to get vaccinated patients. And here's the number of deaths. Again, you can see that the vaccination schedule has had a big impact on mortality. So we're at low levels of mortality compared to what we were at in the first waves of the pandemic, which is very good news. At the moment, I have to say that the COVID pandemic is predominantly affecting school children and their parents. You can see the hotspots of cases in children between 5 and
early teenage years. And so there's plenty of those cases, and then they seem to be spreading it to their parents. So you see another peak in 30 to 45-year-olds. So I'll tell you through testing next. So that's something about the sort of epidemiology of COVID in the UK. Let's talk a little bit about how testing has worked in the UK. So when the pandemic started in wave 1, emergency departments were responsible for the testing. This doesn't look particularly pleasant, but this was outside our emergency department. The ambulance entrance is on the right of this photo in Manchester. This is our emergency department in Manchester. And this is a construct that was a temporary build that was dropped in here. And patients would come in for testing from the community. So although they didn't actually need hospitalisation or emergency department care, patients in the community would come to the ED for testing, and they'd walk in on the left here. We'd walk in on the right, and we'd have a little airlock area in this porter cabin, and then we'd sort of swab them through a screen with full PPE on. And so we were in charge of all of the community testing initially, which wasn't particularly sustainable for a busy emergency department in the middle of a pandemic. We started to do drive-through testing, we called it, where patients would come to our ED car park and we'd swab them through the car window. And that really took off as a concept, because when community testing really expanded, we saw plenty of drive-through testing centres. So towards the end, I think, of wave 1, we saw the launch of a testing strategy with 4 pillars in it in the UK. So in the first pillar, we've got swab testing. So this is the testing that we have in hospitals, the PCR testing for patients who need testing because of symptoms or whatever else, maybe they're having an operation. And then we call it pillar 2, which is the community testing. And the labs that run the tests there are called lighthouse laboratories. So they're actually private labs, not part of the National Health Service. And they run the testing for us. And the patients will basically book on the government website to have a PCR test. And they'll have an option to go to a walk-in or a drive-through, or even send their test in through the post. And then those tests will be analysed, those samples will be analysed, and you get the results in about 24 hours. We've got pillar 3, which is serology testing, and that really didn't take off. It was only really used for surveillance of how many people have got antibodies now, and also guiding certain treatments, but antibody testing really hasn't found a use case. And then lastly, we've got the surveillance in pillar 4, where we're looking at what's happening to the pandemic. So let's talk a bit about point of care tests. Our reference standard, of course, is RT-PCR testing in the hospital labs. And the problem is it takes 24 hours for us to get a result. So point of care tests are very attractive because they can give us results much, much quicker. And we've got a whole host of different tests that we could use in the emergency department. Molecular tests. This is a test called DNA Nudge, which is a kind of shortcut PCR. There are several of these to use PCR methodology, but you get a result much, much quicker. This one gives you a result in 90 minutes. There are others that give results in 39 minutes, 90 minutes again for the pocket. So they're nice technologies. There's antigen tests. So the Abbott ID Now, for example, was highly publicised. This is the Quidel Sophia assay, which give you rapid results using an automated platform. There are portable ones like the Lumira DX handheld assay, LAMP assays, and then lateral flow tests, which I'll talk more about in a moment. And these have been taken up variably in EDs across the UK. We found that where we tried to implement the DNA Nudge and the Abbott ID Now in Manchester, and it didn't go quite so well. You have to think about biosafety, how you're going to get the test to the analyzer, and that wasn't always so straightforward. Plus, when we evaluated the real world performance of the test, it didn't quite meet the expectations of what we thought. So we largely abandoned the use of point of care testing in our own department. Lateral flow testing has been very successful in the UK though. So we use it for the NHS staff testing. So if you're a healthcare worker, you test yourself twice a week using lateral flow tests when you're asymptomatic. And of course, if you have a positive test, you have to have a PCR, but you'll stay off work while you're waiting for your PCR results. So that helps to keep our patients safe and each other safe. And then we rolled out mass population testing. So now you can actually, you can order tests on a government website
and test yourself regularly. It's helpful if, for example, you're going to a family gathering. People often use it to screen themselves, to give themselves reassurance that they're not going to spread something to their relatives. And it's used regularly in secondary schools. The pupils have to do lateral flow testing regularly in order to go to school. Let's talk about research next. So we have the National Institute for Health Research in the UK, which is like the NIH in the US, I think. And this funds research, publicly funded research. So in the pandemic, we started up an urgent public health panel. So I sat on the urgent public health panel. And that panel was used, we met twice a week and we triaged study protocols. So all of the studies that were put forward to be delivered in the UK were considered by the Urgent Public Health Panel, and we decided which ones were the highest priority for delivery. Didn't mean if studies that weren't prioritized could be delivered, but probably not on the big national scale multi-center studies with lots of resource allocation. So other research could still happen, but this helps us to identify the studies that we really wanted to support to make happen very quickly. And one of those studies was the recovery trial. So this is another good thing that the UK did. We set up the recovery trial from Oxford. And this is a platform trial to look at multiple different treatments within one trial protocol. So you have one trial protocol and patients are randomized to one arm. And it could be that they're getting standard care, or it could be that they're getting dexamethasone, for example, or it could be that they get tocilizumab. And it changes. When you finish one evaluation and find out if the treatment is successful or not successful, then you move on and you evaluate other treatments. It's been a really successful concept, a platform trial to look at several things in one protocol. So over 43,000 patients have been recruited to this trial. It's a bit like Solidarity, the WHO trial, but I believe this was at least the biggest COVID treatment trial in the world. There were 180 hospital sites across England, Wales, Scotland, and Northern Ireland, it's been this study has shown that dexamethasone is effective, tocilizumab is effective, that Regeneron is effective. This is the monoclonal antibody cocktail. So this was only for patients who are seronegative, and dexamethasone is for patients who are on oxygen, and there were some caveats for tocilizumab too around their inflammatory response. But this was big news. 3 treatments proven to be effective in COVID-19 to reduce mortality. And it also showed that these treatments were not effective. Quite a few of them, hydroxychloroquine in there, lopinavir, ritonavir, not found to be effective. And there were 3 further trials, treatments being evaluated in that trial protocol now. We also looked at diagnostics. So I co-led the Condor program, the COVID-19 National Diagnostic Research and Evaluation Platform. So this is a way that we looked at multiple tests in one trial protocol. So like recovery, but for diagnostic tests, we wrote one study protocol. It was an observational study. We run the new test and the PCR test side by side, and we compare the accuracy. But in Condor, there were 4 things. We didn't just do the clinical studies to look at the accuracy of the test, which is in context clinical validation. We also looked at care pathways. So how does the test actually change what we do with the patient? And we set target product profiles. What is it about the test that we need to be achieving? What are the minimum standards that a test has to achieve in order for us to use it in the UK? We also got the lab scientists looking at the tests in the lab to do analytical validation. And it's no good having a really accurate test if nobody can use it. So there was a 4th work stream where we looked at human factors to see if the tests are actually usable. And we looked at tests in hospitals, care homes, and also in the community, in GP practices and in testing centres, which I'll tell you about in a minute. So in August last year, the government launched Operation Moonshot. Here's our Prime Minister, Boris Johnson. This is Chris Whitty, our Chief Medical Officer, and here's Patrick Vallance, who's the Chief Scientific Advisor to the government. And they had regular press conferences through the pandemic, but in August they announced Operation Moonshot to try and really upscale certain things, including testing. And we were part of that in the Condor program. So this Falcon study is the study that we ran in hospitals, but we were asked to evaluate lateral flow tests to see if they could be used for our pandemic response. So what we did in this study, we looked for the sensitivity of the tests. We wanted to get to see how they worked in COVID positive patients.
So patients who tested positive in the community were identified. We then contacted them and obtained their consent. And if they consented, they came to the drive-through testing centres for swabs. And we took the lateral flow test swabs as well as the PCR. And here are our teams. These are two of the nurses running lateral flow tests. It's one of our doctors and his colleague in Oxford. It's a medical student in Birmingham. And here are one of the staff at the Manchester testing centre. Huge effort across 15 testing centres in the country, all running this study very, very quickly. And in just over a month, we recruited 800 patients. We evaluated all of these lateral flow tests, although the ones with a star next to them didn't get as far as being evaluated in the testing centres. They were just done in labs, and we did these 4. And this is what we found with regard to accuracy. So the orange bars show the sensitivity of the test. How many patients with COVID does it pick up? And the specificities in blue, how many patients who don't have COVID get a negative result. And all of these 4 tests had really high specificity, and the sensitivity wasn't perfect, around 75%. So it's higher when lab scientists run the test than when healthcare workers run the test, as you can see. So that's an important finding. But importantly, we found that the higher the viral load the patients have, the more likely it is that the test is positive. So here's the viral load on the x-axis and the proportion of patients who tested positive on the lateral flow test here on the y-axis. And you can see as your viral load increases, the sensitivity of the test increases dramatically. So that even when run by healthcare workers, we got a 92% sensitivity in patients with the highest viral loads. They had a CT value of less than 18. That's really important because those patients are the most infectious. So although lateral flow tests are missing some people, they're not the most infectious. The most infectious ones are generally being picked up by the lateral flow tests. I'll quickly talk about PPE because that was a hot issue during the pandemic. We have different levels of PPE. So we'll generally wear a surgical mask like this. When we're in the department, we see patients, we wear gloves and a waterproof apron. In the resus room, we would wear an FFP3 mask, a face protection, which is usually a visor rather than these goggles. We often don't have access to the hair protection, but we do usually have access to a full gown. It has been an issue though, and this is a picture that one of my colleagues took of me on a day when we had a bit of a PPE shortage. So we didn't have any gowns, and all we had is these sleeves. Sorry, Richard, we are a little bit over time. Can you? No problems. I'll wrap up now. I'll wrap up. So there was a bit of a PPE shortage. So this is, I think, the end. My last slide, if that's okay. I'll just wrap up for you. So the current situation is life is returning to normal in the UK. The EDs are under huge strain, but it's now because of a surge of non-COVID cases, not so much the COVID, although it is still there. The vaccination schedule has worked really well, and we're rolling out boosters. There's no mask mandate, and we're allowed to mix again now, but there are a few travel restrictions. And as I say, this huge surge in demand for emergency departments with long waits. That's partly contributed to because primary care have been doing a lot of virtual appointments and trying to get back to face-to-face. That will really help us when they do. Thank you very much. Thank you very much, Dr. Richard. Great presentation. And I think we can take some question if we have 1 or 2 questions or comment. Not for only Richard, for all. For Paul, for Garcia. Yes, Dr. Bechet. Richard, can you stay with us? Thank you very much. Okay. We have very valuable and important speakers, chairmen here in this section. Thank you very much to all speakers for their very nice presentation and valuable voice. From the initial of this pandemic, the world is always talking and discussing about the complication and the prevention of this pandemic. It is really very important, should be discussed. I totally agree with it. But on the other side, we do not have just one correct way. Konularla birlikte devam ediyoruz. Gerçekten 2,5 yılın ağırlığı çıkıyor neredeyse. Konu üzerine konu, ders üzerine ders devam ediyoruz. Şimdi çok önemli bir konumuz var.
Hep konular önemli. Acilde önemli olmayan konu yok. Ama siz de takdir edersiniz EKG konusunu şimdi irdeleyeceğiz. Ve EKG'de ayrıca yeni gelişmeler var değil mi? Çok değerli bir konuşmacımız var. Kendisi kritik bakım konusunda da birlikte çalıştığımız, yıllardır beraber çalıştığımız, bu konuda çalışmalar olan çok değerli bir hocamız. Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi Sağlık Bilimleri Üniversitesi'den geliyor. Doçent Doktor Yahya Kemal Günaydın. Buyur Yahya Hocam. Herkese merhabalar. Yoğun bir program içerisinde devam ediyoruz. Öğleden sonra bu saatte burada olan herkese teşekkür ediyorum. Sayın hocalarıma, katılımcılara tekrar teşekkür ediyorum. Ayrıca bizi bu toplantıda bir araya getiren, katkı sunan G firmasına da çok teşekkür ederek başlamak istiyorum. Burada bugün EKG ile ilgili güncel literatür dedik. Yani son 4-5 yıl içerisindeki bazı makaleleri tarayıp size güzel bir sunum hazırlamaya çalıştım. Özellikle EKG teknolojileriyle ilgili birkaç yeni şeyler var. Bunlardan bahsedeceğim. Bazı daha önce bildiğimiz konular tekrar yayınlanmış makaleler anlamında. Bunlardan bahsedeceğiz. Bazı yeni şeylerden bahsedeceğiz. Kısaca toparlamaya çalışacağız. Evet, sunum içerisinde EKG teknolojileri, akut koroner sendrom, bizim için önemli derivasyon olan AVL, AVR ile ilgili bahsedeceğiz bazı makalelerden. Aritmilerle ilgili, akut pulmoner emboli ile ilgili, toksikolojiyle ilgili ve son olarak da bahsetmezsek olmaz, COVID-19 ile ilgili makalelerden bahsedeceğiz. EKG teknolojileriyle ilgili dikkatimi çeken makalelerden en başında geleni sentezlenmiş EKG ile ilgili çalışmalar. Bunlardan bir tanesi American Journal of Emergency Medicine'da 2017'de yayınlanmış çalışmalardan bir tanesi. Ve sentezlenmiş EKG'den bahsediyor. Nedir sentezlenmiş EKG? Biz biliyorsunuz 12 derivasyonlu EKG çekiyoruz. Sentezlenmiş EKG sayesinde bu teknolojiyle 12 derivasyonlu EKG çektiğimizde bize 15 derivasyon ya da 18 derivasyon şeklinde posterior ve sağ tarafın, sağ ventrikül gösteren derivasyonları aynı anda vektör analizi yaparak verebiliyor. Bu açıdan oldukça avantajlı. Mesela örnek olarak burada bir inferior MI olgusunu görüyoruz. Bakın burada şuradan gösterelim. Ya da buradan şeyden bir gösterelim. V3R'da, V4R'da aynı anda bakın ST elevasyonlarını görebiliyoruz. Yani bir direkt vektör analizi yaparak bize bunu sağlayabiliyor cihaz. Bu da başka bir posterior MI olgusu. Bakın burada da posterior derivasyonları aynı anda analiz edip bize gösterebiliyor ve bunu büyük oranda %90 üzerinde doğruluk payıyla analiz ediyor EKG cihazları. Bu çalışmada, Acem'le yayınlanan bu çalışmada %54,5 oranında ekstra bize tanı sağlamış, akut MI tanısı sağlamış bu çalışmada. Bu sentezlenmiş EKG sayesinde. Yine başka bir EKG cihazı ile ilgili yapılan çalışmalar var, GNM cihazı. Burada da aynı şekilde sağ ventrikül derivasyonlarını otomatik olarak kendisi analiz edebiliyor. Bakın Amerika Birleşik Devletleri'nde 1,2 milyon yılda akut MI vakası tespit ediyor ve bunların 54 bin tanesi sağ tutulumlu MI. Ve hem AHA kılavuzu hem ECC kılavuzu bu nedenle mutlaka ST elevasyonu MI uygularında V4R'ın yani sağ derivasyonu mutlaka görülmesini öneriyor. Yine bu EKG cihazında, Marco EKG cihazında bize bunu 15 derivasyonlu şekilde 12 derivasyon bağladığımızda otomatik olarak V4R'ı, V3R'ı gösterebiliyor. Evet, akut pulmoner emboli ile ilgili de bununla ilgili çalışmalar yapılmış. Akut pulmoner emboli vakalarında bu sağ derivasyonların bize sentezlenmiş EKG'de bir faydası var mı yok mu? Bununla ilgili önemli bir çalışma yapılmış. Bu çalışmada bakın gördüğünüz gibi özellikle V3R'daki T negatifliğinin normal akut pulmoner emboli vakalarındaki V1 ve D3'te görülen T negatifliğine göre çok daha anlamlı olduğu vurgulanmış. Yani bir sentezlenmiş EKG çekimiyle V3R'daki T negatifliğini, derinleşmiş bir T negatifliğini gördüğümüzde bunun diğer akut pulmoner embolinin normal EKG görüntülerindeki özellikle V1 ve D3'teki T negatifliğinin oranla çok daha tanısal ve prognostik anlamda değerli olduğunu söylüyorum. Evet, yine teknolojilerden devam edersek biliyorsunuz artık günümüzde akıllı saatler, akıllı telefonlar bizim için oldukça önemli hale geldi. Ve artık bunu da sağlık alanında da kullanılmaya başlandı. 2021'de çıkmış bir sirkülasyon dergisine çıkmış bir çalışma. Bu çalışmada smartwatch'lar yani akıllı saatlerle
EKG ritim analizinden bahsediyor. Özellikle sahada, periferde 112'lerin çok işine yarayacağını düşündüğümüz, tabii geliştirilmesi gereken şeyler, şu anda bununla ilgili ciddi çalışmalar yapılıyor. Bu çalışmada 256 tane hasta analiz edilmiş. Bu hastalarda 35 hastada EKG anormali atlamış. Atladıkları hastalar 17 hastada patolojik Q, 13 hastada STT değişikliğini atlıyor. Tek derivasyon olması tabii dezavantaj. Çünkü direkt bilekten nabzı kontrol ederek ölçüm yapıyor. Ancak AF ve atrial taşikardiyi saptama oranı %71. AV blok ve sinüs bradikardisini %81 oranında tespit edebiliyor. VT'yi ventriküler taşikardi %100 oranında tespit etmiş. Geliştirilmesi gereken bir teknoloji ama bize bir umut ışığı olabilir. Özellikle periferden hastaların erken tanınıp acil servise bildirilmesi anlamında. Yine Çin'den yapılan bir çalışma var. Bu da cep telefonları üzerinde bir aplikasyon uygulaması yapmışlar. Ve bu uygulama üzerinde iki parmağınızı telefona değdirmenizi istiyorlar. İkinci ve üçüncü parmağınızı. Ve ardından bir ritim analizi yapıyor. Ve bunu da cihaza, telefona aktarıyor. Toplam 2263 tane hastayı çalışmışlar bununla ilgili. Ve özellikle dikkatinizi çekmek istediğim atrial fibrilasyon. Atrial fibrilasyonun tespit etme oranı oldukça yüksek ve bunun spesifitesi ve sensitivitesi de %90'lar civarında. Genel aritmi için %70, %80'ler civarında. Geliştirildiği takdirde çok daha iyi sonuçlar elde edeceğini düşünüyorum açıkçası. Evet, EKG'lerin artık kapsamlı analiz etme programları var. Artık bunlar üretilmeye başlandı. Bunlardan biri de MÜZ programı ve EKG analiz sistemleri. Bunlar da oldukça faydalı görünüyor. Bakın burada bir EKG'nin parazitli olduğunu görüyoruz ve burada aslında pace ritmi olan bir hastada pace'ler görünmüyor ama bu EKG temizlenip analiz edildiğinde ve tekrar bize dijital EKG anlamında çıktı olarak verildiğinde gördüğünüz gibi pace dalgaları gayet burada net bir şekilde görülebiliyor. Aynı EKG cihazlarıyla ve analiz sistemleriyle istediğiniz her şeyin analizini çıkarabiliyorsunuz. QT mesafesinden PR analizine kadar hepsi ayrıntılı bir şekilde önümüze çıkabiliyor. Bazı hatalı derivasyon göstergelerini değiştirebiliyor. T negatifliği normalde olmadığı halde oldu görünüyorsa bunu dijital EKG vasıtasıyla ve analiz sayesinde düzeltmiş olarak görebiliyoruz. İsterseniz bunu bilgisayarınızda kendi otomasyon sistemine entegre ederek EKG'yi aynı dijital röntgenlerde, görüntülemelerde olduğu gibi karşınıza koyabiliyorsunuz bilgisayarınızda ve üzerinde istediğiniz çizimleri yaparak istediğiniz analizi yapmanıza imkan sağlıyor bu yöntem. Ayrıca bunları ilerleyen yıllarda ya da retrospektif amaçlı çalışmalar için kullanabiliyorsunuz. Çok rahat bir şekilde birçok datayı, mesela QT uzunluğu işte 200 milisaniye olan hastaları çıkar dediğinizde size çok net bir şekilde bunların geçmiş yönelik olarak analizini yapıp çıkarabiliyor. Dediğim gibi üzerinde her türlü oynamayı, üzerinde çizimleri yapabiliyorsunuz. Çalışmalar için size çok değer katan bir sistem. Aynı şekilde bu sistemle hastane öncesi 112'lerle, ambulans sistemleriyle hastanelerin otomasyon sistemlerini entegre ederek hastane öncesinde hastanın ambulansa çekilen EKG'sini direkt hastanenin acilinde bulunan doktora yönlendirebiliyorsunuz. Analiz de yapıyor. Aynı şekilde EKG'yi sizin görmenizi de sağlıyor. Ve bu şekilde mesela örnek olarak yapılan bir çalışmada kardiyolojik informasyon sistemi kullanılarak MÜZ'ün kapı balon zamanı 90'dan 60 dakikaya düşürülmüş koroner anjiyografi gereken hastalarda, MI hastalarında. Yani daha önceden laboratuvar hazırlığını yapabiliyor, acil bununla ilgili alarma geçebiliyor bu sistem sayesinde. Evet, diğer bir konu başlığımız akut koroner sendromlar. Akut koroner sendromlarla ilgili de çeşitli çalışmalar var. Bunlar bir tanesi sizin bildiğiniz aslında hepimizin çok fazla aşina olduğu çalışmalardan ST-MI ekvivalanları. Bunlar biliyorsunuz PTCA gereken hastaların %15-20'sini oluşturuyor ve atipik prezentasyonla acil servise gelebiliyor. Bunları tanımamız yine yapılan yeni çalışmalarda vurgulanmış. American Journal of Cardiology'de 2019'da çıkan bir çalışma var bununla ilgili. Özellikle bu ekvivalanlarla ilgili bahsetmiş. Bakın burada gördüğünüz anterior derivasyonlarda tipik bir bifazik T dalgaları, tipik bir görüntü bize oluşturuyor ve bunun sonrasındaki takibinde hastada akut STL ve MI'yi görebiliyoruz. Baştaki EKG'ye dönersek bunun Wellen sendromu olduğunu vurguluyorlar. Bir diğer yine bizim için atipik prezentasyonla gelebilecek Deventer T dalgaları. Bunlar da bizim için akut MI için spesifik görüntüler olarak kabul etmemiz gereken dalgalar. Bir diğeri T, hiperakut T dalgaları. Akut dönemde hastada
değil mi? Hiperakut MI için oldukça anlamlı. Bu hastadaki örnekte olduğu gibi LAD arterinin birinci septal dalında bir obstrüksiyonla hasta geliyor ama hiperakut T dalgaları var. Daha sonrasında ST elevasyonu gelişiyor. Bunlar açıdan da dikkatli olmamız gerektiği vurgulanıyor. Bir diğeri sol dal bloğu. Değil mi? Çok fazla karşımıza geliyor. Geniş QRS'li EKG görüntüleri. Bunlar yeni bir akut MI habercisi mi, değil mi? Bunu nasıl analiz edeceğiz? Bununla ilgili hepimizin bildiği gibi Scorboza kriterleri var. Scorboza kriterlerini hastaya uyguladığımızda akut MI açısından anlamlı olup olmadığına karar veriyoruz. Son dönemlerde buna yeni bir şey daha eklendi, değil mi? Modifiye Scorboza diye ifade ediyoruz. ST-S oranının izoelektrik hattının üzerindeki ST mesafesi altındaki S mesafesini birbirine oranladığımızda 0,25'in üzerinde olması Scorboza ile beraber çok daha anlam ifade ediyor bizim için. Evet, yine International Journal of Cardiology'de 2017'de çıkan bir review var. Coyne sendromları ile ilgili. Biliyorsunuz acil servisimizde çok fazla alerji vakaları ya da anafilaksi vakaları geliyor ve bunlarda Coyne sendrom olabileceği akılda tutulması vurgulanıyor. Coyne sendromu aslında tip 2 MI tablosu oluşturuyor ama burada önemli olan hastaların neyle başvurduğu bize daha çok. MI tablosu yarattığında hastaların %76'sı ST elevasyonuyla geliyor. Daha az miktarda %17 nokta oranında da ST depresyonuyla karşımıza çıkabiliyor. Yani büyük oranda ST elevasyonuyla karşımıza geleceğini aklınızda tutmanız açısından söylüyorum. Bu bir Coyne sendromuna sekonder gelişen akut MI vakasının örneği. Peki acil serviste reperfüzyon endikasyonu, acil reperfüzyon indikasyonları EKG bulguları üzerinde nelerden bahsedebiliriz? Bununla ilgili bir çalışma var. Klinik Kardiyoloji Dergisi 2018'de yayınlanan. Özellikle PACE'li hastalarda inferior posterior ST elevasyonu MI'ların atlanabileceği, buna dikkat edilmesi gerektiği vurgulanmış. Burada bir inferior ve posterior'da MI tablosu olan bir hastayı görüyoruz. Yine hepimizin aşina olduğu bir şey aslında, kardiyologların da sevdiği AVR elevasyonu, sol ana koroner arter oklüzyonunu gösteren beraberindeki ST depresyonu ile beraber AVR elevasyonu olması bizim için uyarıcı bir EKG görüntüsü olmalı. Burada değişik bir varyasyon var, atipik prezentasyon var. Non-anatomik ST segment elevasyonundan bahsediyor. D1 arter oklüzyonu çok atipik bir şekilde gelebilir deniyor. Burada çok aşina olmadığımız bir birliktelik söz konusu. AVL ile V2'nin aynı anda ST elevasyon tablosu olduğunda görülüyor. Bu gözden kaçabilir. Buna dikkat edilmesi gerektiği D1 arter oklüzyonunun üzerinde vurgu yapılmış. Yine çeşitli çalışmalar var. Özellikle EKG'nin de atlayabileceğimiz, hata yapabileceğimiz bazı görüntülerle ilgili bizi uyaran. Bunlardan bir tanesi inferior MI ile ilgili. Inferior MI'daki ilk A tabelasında görünen T sivriliyle beraber AVL'deki T negatifliği olması bizim için inferior MI açısından uyarıcı olması gerekiyor. C'de gördüğümüz şey zaten tipik bir 1 milimetrelik ST elevasyonu görüyoruz inferior derivasyonlarında. Bunun da gözden kaçabileceği vurgulanmış. Terminal QRS distorsiyondan bahsediyor. Yeni bir şey bu. QRS dalgasının sonundaki çentikleşmeden bahsediyoruz. Burada şöyle göstereyim. Özellikle şu bölgedeki çentikleşme oldukça anlamlı olduğu ifade ediliyor. Bu özellikle anterior MI hastalarında LAD oklüzyonunu göstermesi açısından %100 spesifik. Sensitivitesi düşük yalnız %20 civarında. Terminal QRS distorsiyonu yeni bir olarak bahsediliyor. AVR ve AVL'de neler var? Bununla ilgili baktığımızda Journal of Electrocardiyology dergisinde 2020'de çıkan bir çalışma var. Ekstrasistollerle ilgili sol ventrikül bazisinden, sol ventrikül tabanından kaynaklanan bir ekstrasistol, ektopik atımla ilgili AVL-AVR derivasyonları bize yeni tanı için yeni bir kriter sunabilir deniyor. Bununla ilgili bu kriterin spesifitesinin %91 ve sensitivitesinin %91, spesifitesinin %84 olduğu ile ilgili vurgu yapılmış. Toplam 41 hasta, çok fazla vaka sayısı yok aslında. 41 hasta incelenmiş. Bunların 11 tanesi zaten epikardiyal kökenli olduğu için dışlanmış. Ayna görüntüsü çok önemli olduğu söyleniyor. Yani bu AVL ve AVR'nin birbirine ters orantılı görünüşü, ayna görüntüsü olması ekstrasistol atımı için sol ventrikül bazısından kaynaklı oldukça spesifik olduğu söylenmiş. Journal of Electrocardiyology'de 2019'da çıkan yine bir çalışma var. AVR işaretinin anlamıyla ilgili bir review yayınlanmış. Biliyorsunuz AVR tipik prezentasyonu bizim için ST elevasyonu şeklinde görülmesi ve bununla yaygın ST depresyonu olması sol ana koroner arter oklüzyonu için oldukça anlamlı bizim için.
Yalnız bazen böyle olmuyor. Yani AVR her zaman akut MI belirtici olmayabiliyor. Bu hasta örneğinde olduğu gibi hasta aort diseksiyonu ama AVR elevasyonu ve yaygın ST depresyonu tablosuyla gelebiliyor hasta. Bu açıdan buna vurgu yapılmış. Yani AVR'nin her zaman ST elevasyonu olması tamam, akut MI için bir öngördürücü bir belirteç bizim için. Sol ana koroner arterde obstrüksiyon açısından da belirteç önemli bizim için. Ama her zaman ST elevasyonu MI eşdeğeri olmayabilir. Bu açıdan dikkat etmek gerektiği vurgulanıyor. Hastada mutlaka bir diseksiyonun, masif pulmoner embolinin, hemorajik şokun, miyokarditin, şiddetli bir sol ventrikül hipertrofisinin dışlanması gerektiği vurgulanmış. Bir olgumuz var. 72 yaşında erkek, 5 saattir devam eden bir suprasternal yerleşimli göğüs ağrısıyla acil servise başvuruyor. Daha önceden bir bypass öyküsü var ve EKG'si bu şekilde. Gördüğünüz gibi çok bariz bir akut koroner sendrom bulgumuz yok hastada. Ve hasta troponin değeri de normal ve hasta USAP kabul edilip laboratuvara alınıyor ve işlem uygulanıyor. Ardından koroner yoğun bakıma yatırılıyor ve takip ediliyor. Takibi sırasında hastada D1 ve AVL'ye dikkatinizi çekmek istiyorum. Özellikle AVL'de bir ST elevasyonu yükselmeye başlıyor. Hastanın ikinci troponin değeri de 8.6'ya yükseliyor. EKO'da yeni bir duvar hareket bozukluğu olduğu görülüyor. İlk başta gözden kaçan bir yüksek lateral MI hastası olduğu vurgulanmış. Aritmilerle ilgili nelerden bahsedebiliriz? Aritmilerle ilgili bir olgu sunumuyla başlamak istiyorum. 47 yaşında bir erkek hasta. Koşu sırasında çarpıntı şikayetiyle acile başvuruyor. Çok sık gelen hasta gruplarımızdan bir tanesi acile. Nabız 174 dakikada ventriküler taşikardi prezentasyonuyla geliyor. Hipotansif. Hastaya kardiyoversiyon uygulanıyor ve kardiyoversiyon sonrası EKG'si bu şekilde. Bakın gördüğünüz gibi özellikle V1'e dikkat çekmek istiyorum. Epsilon dalgaları, değil mi? Epsilon dalgalarından bahsediyorlar. Epsilon dalgalarının önemli bir aritmiyojenik köken taşıdığı, gözden kaçmaması gerekli, özellikle V1 ve V2 derivasyonunda buna vurgu yapılmış. Aritmiyojenik kardiyomiyopati, epsilon dalgası görüyorsak bunu mutlaka düşünmemiz lazım. Sağ ventrikül kaynaklı bir dilatasyon, global sistolik disfonksiyon olabilir. Genç spor yapan erkekler genelde bu tabloyla geliyorlar ve VT ve VF'ye bağlı ani ölüm görülebiliyor. Tedavisi IC'di. Sirkülasyon dergisinde çıkan bir çalışma 2020 yılında ilaçlarla ilgili ilaçların sebep olduğu aritmilerden bahsediyor. Bununla ilgili özellikle dikkatinizi çekmek istediğim kendisi bir antiaritmik olan flekainit. Flekaitin hem atrioventriküler nodda hem de hispüriküşe liflerinde hem sinoatrial nodda inhibisyona yol açtığı ve buna bağlı aritmilere yol açabileceği vurgulanmış. Özellikle VT'ye sebep olabileceği ile ilgili vurgu yapılıyor. Brugada fenomeni ile karşımıza çıkabileceği söyleniyor. Lambda benzeri ST elevasyonu yine son zamanlarda gündemde olan bir ST elevasyonu, özellikle akut MI olgularında. Neden? Akut MI olgularında bu şekilde bir ST elevasyonu, lambda şeklinde bir ST elevasyonu görüyorsak bu hastada ciddi bir VT, VF riski olduğunu konusunda kuşku duymamız gerektiği vurgulanıyor. Aritmojenik bir MI tablosu olduğu ilgili bahsediliyor. Pulmoner emboli ile ilgili bir takım çalışmalar var. Özellikle dikkatimi çekenlerden, önemlilerden bir tanesi bu. Yeni bir pulmoner emboli için öngördürücü bir kılavuz, bir Wells skorlaması gibi, Genova skorlaması gibi yeni bir sınıflamadan, yeni bir skorlamadan bahsediliyor. Novel EKG diye bahsedilmiş. Pulmoner embolinin birçok EKG bulguları bu skorlamada kaydedilmiş ve üzerinden puanlama yapılmış. İşte S1Q3, T3 var mı yok mu, V1'de başka bir lezyon var mı, buna göre puanlama yapılıyor. Primer ST segment elevasyonu, inferior derivasyonlarında var mı ya da AVR elevasyonu var mı, bunlara bakılıyor. Buna göre puan veriliyor. QR kompleksi V1'de var mı ya da RS oranı 1'in üzerinde mi gibi işte terminal R dalgası, terminal S dalgası AVL'de gibi şeylere puan verilerek belli bir skorlama yapılıyor ve bu skorlama üzerinden eğer Nevel EKG skoru 4'ün üzerinde ise akut pulmoner emboli tanısı koyduruyor. 4'ün altındaysa akut pulmoner emboliyi dışlıyor. Oldukça spesifik ve sensitivitesi yüksek bir değer. Bakın negatif prediktif değeri Novel EKG değerinin %98. Sensitivitesi %98. Dedimer'e baktığımızda Dedimer'e göre mesela negatiflik prediktif değeri Dedimer'e oldukça yakın. %100, %98. Yani bunu da oldukça kullanışlı, kullanılabilecek bir yöntem olduğu vurgulanıyor. Akut pulmoner emboli vakalarında özellikle yaşlı hastalarda EKG'nin prognostik değeri üzerinde Amerikan Journal of Emergency Medicine'de AJEM'de çıkan bir çalışma var.
Bu çalışmada özellikle S1-2-3-T3, işte Q1, V1'de Q1, Q dalgası, T dalga değişiklikleri gibi normal pulmoner embolideki gördüğümüz değişikliklerin hastanın prognozu üzerinde etkisi var mı ilgili bir çalışma. Bakın burada hastane içi özellikle mortalite, 90 günlük mortalitede, pulmoner embolinin şiddetini gösteren trombolitik ihtiyacı gibi değerlerde anlamlı bulunmuş bu EKG değişiklikleri. Yine yeni bir orandan bahsediyor. Ülkemizden çıkan bir çalışma. Acem'de çıkmış bir çalışma 2019'da. ARES zamanı. ARES zamanının akut pulmoner embolinin tanısında önemli olabileceği vurgulanmış bu çalışmada. Arın başından S dalgasının sonuna kadar olan bölgeyi ölçüyoruz. Bu ölçüm akut pulmoner emboli tanısında anlamlı mı buna bakmışlar. Ve gerçekten akut pulmoner emboli vakalarında anlamlı bir şekilde 65 milisaniyenin üzerinde çıkan bir değerler anlamlı olduğu kabul ediliyor. Aynı çalışmanın devamında bu sefer mortalite açısından önemli mi diye bakmışlar. Ve mortalite açısından da oldukça anlamlı çıkıyor. ARES oranının ölçümü özellikle de 65 ya da 64,8 milisaniyenin üzerindeki değerler ARES açısından pulmoner emboli vakalarına mortalite hem tanı anlamında önemli. Orta ya da yüksek dereceli pulmoner emboli hastalarının elektrokardiyografik değişiklikleri üzerine yapılan bir çalışma var. Bu şunu vurguluyor. D1 ve AVL'deki derin S dalgalarını, özellikle AVL'deki derin S dalgaları vurguluyorlar. Tedavi sonrasında çözülmesi hasta tedavi başarısında ve mortalitesinde oldukça etkili olduğu vurgulanmış. S dalgasının AVL'deki çözünürlüğü, daha sonra kaybolması bizim için tedavi başarısındaki anlamlı ifade ediliyor. Toksikoloji ile ilgili bir takım case reportlar var. Zaten toksikolojide çalışma yapmak oldukça zor. Acem'de yine 2017'de çıkan bu porsuk çayı bitkilerine bağlı zehirlenme vakası var sunulmuş. Bu zehirlenmenin çok ciddi ARES tablosuyla ya da VF-VT tablosuyla acil serviste gelebileceği, bunun ECMO ve digoksin bağlayıcı antikorlar yani dişifab tedavisiyle düzelebileceği vurgulanıyor. İlk EKG'si ARES ritmine gelen hasta daha doğrusu döndükten sonra ECMO ve dişifab tedavisiyle normale dönen bir EKG'si gösterilmiş. Lopiramid toksitesiyle ilgili bir çalışma var. Lopiramid antidiyarek bir ilaç, antidiyare için kullanılan, özellikle yurt dışında çok fazla kullanılan bir ilaç. Ama ciddi aritmojenik etkileri olduğu vurgulanmış. 36 tane vaka toplanım sunulmuş. Hastaları VF'ye sokabileceği, önce uzun QT oluşturup ardından VT'ye giden bir tabloda yol açabileceği vurgulanıyor. Lopiramid'in 36 tane vaka sunulmuş bununla ilgili. Opiyatların ciddi kardiyak aritmi etkileri var biliyorsunuz. Bununla ilgili yine vurgulayan çalışmalar var. Özellikle metadonun daha yüksek riskli aritmojenik etkisi olabileceği vurgulanmış bu çalışmada. Ne yapıyorlar? Daha çok aynı şekilde QT'yi uzatıp VT'ye hastayı götürebiliyorlar. Bu açıdan opiyat kullanırken dikkat etmemiz gerekiyor. Kokain overdozu hepimiz biliyoruz. Akut MI tablosunu taklit edebiliyor. Akut MI tablosuyla karşımıza çıkabiliyor. Kokain olan hastalarda da bu açıdan dikkat etmemiz gerekiyor. Covid-19 bahsetmesek olmaz. Covid-19 ile ilgili çok çalışma yapılıyor. Bir kısmı da şimdi son zamanlarda EKG ile ilgili çok fazla çalışma yapılmış durumda. Acem'de yayınlanan yine 2021'de bir çalışma Covid-19 hastalarının EKG görünümlerini analiz etmiş. Yine başka bir çalışma 2020'de EKG'lerin analizini yapmış ve yine bize sunmuş. Özellikle vurgulamak istediğim burada en çok atrial fibrilasyon tablosuyla COVID-19 hastalarının karşımıza çıktığı aritmojenik anlamda kardiyak areste varan vakalar da tabii ki oluyor. Ama en fazla oranda AF vakalarını görüyoruz. Bradikardi anlamında da şiddetli sinüs bradikardisi ya da blok tablosuyla karşımıza geldiği COVID-19 hastalarının vurgulanmış. Peki EKG değişikliği olması COVID-19 hastalarının mortalite üzerinde bir etki yaratıyor mu? Buna bakılmış. Özellikle burada vurgulamak istediğim atrial